want to ask you, how do your practice in a real emergency case? Also, when a case needs an operation, do you give them an emergency traditional medicine or the acupuncture too behind the other process, or give you this patient only to the surgeons? Go back 20 years ago, we did in this way. At that time, I'm very young, but now we never. In the past, we had, actually, but now we don't have, because the modern medicine is very effective, more quickly. Thanks for the question. I think we'll move the questions to the end. I know Dr. Kandar, did you want to say something? Okay, thank you very much. And I thought we'd have a presentation here, please. Okay. Sorry, we try for this time 2 years. We waiting for you 2 years. I want to give something from Turkey because you couldn't come last night. And So sorry. President Wang Zong, please. Wang Zong? Okay, thank you. Thank you, everybody. I know there's going to be a short break here, and they'll come back in about 10 minutes for another set of presentations. Thank you again, everyone. You've been a great audience, and thank you again for our wonderful speakers. The environment, and even in case of terrorist attack. You have to be aware that air pollution is unfortunately a serious worldwide issue resulting in inhalation intoxications, and the 5 major pollutants are carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, particulate matters, and ozone. The air we breathe always contains different particles, droplets, and gases, sometimes from natural sources and sometimes from man-made sources. One important concern is that toxicity will be related for particles with their size. And you see here clearly on this slide that the largest particles will mainly result in toxicity in the upper airways, while the smallest particles in toxicity in the alveoli. And of course, with gases, it will be possible to reach the alveoli and to result in local but also systemic toxicity. Daily, at the workplace, there are several industrial toxicants that may produce respiratory disease, either acute but also chronic. One important issue is to prevent and control these possible toxicities, wearing appropriate personal protective equipment, ensuring adequate ventilation, suitable environment for dispersing, and of course allowing gas detection using adapted monitors.
Ensuring emergency procedures is also important in the workplace to allow reduce the risk. Now let's consider the mechanisms by which inhalation toxicant may produce their toxicity. We can classify agents in three categories. The irritant agents, they will be responsible for local toxicity, and their effects will mainly depend on their aqueous solubility. High soluble gases may affect the eyes and the upper airway, like chlorine, while low soluble gases will affect mostly deep pulmonary structures, since they may diffuse till alveoli, and this is the case of phosgene, for instance. Some of the cases, and we'll discuss it, hydrogen sulfide may have local and general toxicity. The second category is asphyxiant agents. They may just act by reducing the FeO2. This is the case, for instance, for alkanes like methanes and butane. And also in some cases they may reduce and alter oxygen transport and extraction by tissue like carbon monoxide or hydrogen cyanide. And finally, some agents may have systemic activity different from that of asphyxia, like arsen. Toxicity of these compounds is determined by the dose, their inherent chemical properties, their water solubilities, and their warming properties. One important rule when discussing gas toxicity is Haber's rule. And this is in relation to the relationship between the concentration of the poisonous gas and how long the gas must be breathed to produce its toxic effects. And you see that the relationship is a constant depending on the properties of the compound. And that means if you increase the concentration, then you need a shorter delay to obtain toxicity, while if you decrease the concentration, you will require prolonged delay to obtain the toxicity. And the relationship is always a constant, so that the relation between the concentration and the time is linear on a log-log scale, as shown with these two examples of chlorine toxicity in mice and rats. What are the principles of inhalation poisoning management? Of course, generally there may be different and several persons intoxicated, and you have to make a triage distinguishing between exposition and intoxication. You have, of course, rapidly to identify the life-threatening presentations, to determine and investigate the circumstances of exposure. Then you have to rely for diagnosis on the physical examination, the readily available biomarkers if possible, and immediately to indicate the therapeutic means, including supportive care, decontamination, elimination techniques, and antidotes if existing. You see, toxicological analysis will only come afterwards and only confirm your first hypothesis. So we'll take three examples and discuss management. Three examples taken from different situations that may result in a consultant in the emergency department. First, smoke inhalation in the fire scene. Smoke inhalation may result from fire, and fire may expose to three dangers: thermal, traumatic, and chemical risks. About 80% of deaths
at the fire scene are related to toxic smoke inhalation, and 80 of them will occur immediately, usually immediately on the scene, while 20% of them may occur lately in the hospital. Of course, smokes contain different compounds, thousands of compounds. Some are responsible for direct cellular anoxic toxicity, like carbon monoxide and hydrogen cyanide, and others are responsible for irritant toxicity, like soot. Of course, the relative production of carbon monoxide and cyanide depend on the environment. The presence of cyanide was suspected when in the 70s, when comparing the deaths resulting in fire victims at the upper side of the slide and CO poisoning. And you see here that in case of smoke inhalation victims, there is a risk of death, whatever the carboxyhemoglobin is, while in case of pure CO poisoning, only deaths are observed with elevated carboxyhemoglobin of more than 50%. Carbon monoxide, of course, will alter the capacity of hemoglobin to fix oxygen and result in a leftward shift into the oxyhemoglobin dissociation curve, while cyanide will attach directly to some ferric forms of vital enzymes like cytochrome oxidase in the mitochondria, resulting in anaerobic glycolysis. How to make the diagnosis immediately? There are two fundamental signs with elevated negative predictive values. First, the presence of soot in the airways, and second, the presence of neurological impairment. In the absence of both signs, there is no smoke inhalation toxicity. In pure carbon monoxide, you should know that vital signs, except Glasgow Coma Score, are generally strictly normal, including lactates, which are generally very mildly elevated. Whatever, as you see on this slide, the severity of carbon monoxide poisoning is, and whatever the neurological impairment is. However, in smoke inhalation, in the presence of cardiovascular impairment, abnormal respiratory pattern, or huge elevation of lactate concentration, you will suspect, with a relatively good predictive value, the presence of cyanide poisoning. You see here that lactate is a good biomarker for cyanide poisoning, and there is a relatively good relationship between the elevation in lactate concentration and the elevation of cyanide concentration, even though lactate is not so specific even in these circumstances. These slides show you some differences between cyanide and carbon monoxide poisoning related symptoms. And you see that headaches, dizziness, gastrointestinal symptoms, loss of consciousness are more related to carbon monoxide, while coma, dilated pupils, abnormal respiratory pattern, and hypotension are related to cyanide poisoning. The second kind of toxicants that will be inhaled are those who will result in irritations. They will irritate the eyes and the respiratory airways. In the eyes, you may have red eyes, burns of cornea, conjunctivitis, and those are predictive of associated respiratory injuries.
Respiratory symptoms will vary according to the localization of the injury. You may have obstructive laryngitis, bronchospasm, and of course, chemical bronchopneumonia. The presence and the emergency department admission of dysphonia or rhonchi are associated with a longer hospital stay. The tracheal and the tracheobronchial injuries will involve complicated pathways. Chemicals will activate epithelial cells, chemokine release, alveolar macrophage, resulting in the production of superoxide species and increasing the exudative injury and the bronchoconstriction. On the scene, immediately you will be able to determine the possibility of carbon monoxide exposition by using pulse carbon oxide oximetry or even atmospheric measurement. Pulse oximetry, the usual pulse oximetry, will fail in distinguishing between carboxyhemoglobin and oxyhemoglobin. You will also require to sample bloods for carbon monoxide measurement and further cyanide concentration determination, and of course arterial blood gases. When admitted to the hospital, chest X-rays will be obtained. However, they are with low specificity and predictive values. Initially normal X-rays does not preclude further complications. In the ICU, microbiology of sputum may be interesting because, of course, bacterial aspiration is the first cause of complication. And bronchoscopy in burnt patient may have some predictive value. Rapidly, you have to decide the treatments. Of course, oxygen is immediate, and hyperbaric oxygen may be required in some cases, including consciousness loss, coma, neurological deficiency in children and pregnant women. Although you know that meta-analysis failed to demonstrate any benefit for hyperbaric oxygen to reverse and reduce neurological sequelae. In case of suspicion of cyanide, because this is based only on suspicion, you have to administer an antidote immediately at the scene or immediately after hospital admission. As you understood, neurological symptoms can be related to CO and CN, while the onset of any respiratory abnormality, any cardiovascular abnormality, a significant increase in lactate concentration are always related to cyanide. Thus, in these cases, you will suspect cyanide poisoning and administer an antidote. There are several possible antidotes. Sodium thiosulfate is probably the more natural one. It is efficient, safe, but with delayed activity, so not useful. Methemoglobin-forming agents are potent, but impairing oxygen delivery, so not useful. Cobalt EDTA are very potent, immediately active, effective also if lately administered, but it has numerous side effects, especially if administered in the patient who is not poisoned with cyanide. Thus, to my opinion, hydroxycobalamin remains the first-line antidote to administer. 50 gram will bind 1 gram of cyanide in stoichiometric relationship, and you can infuse 5 gram repeated till 10 in case of cardiac arrest with low expected side effects, except reddish discoloration of skin and urines.
This is now thus the first-line antidote confirmed by USEM guidelines in 2012. And you see that administration is recommended in case of Glasgow Coma score of less than 9, or in case of Glasgow Coma score between 10 and 13 with an abnormal ABC. Rapidly, when admitted to the ICU, some non-specific but also some investigational treatments will be administered to the patient to reduce the injuries to the lungs. We'll use, of course, oxygen, humidified oxygen, protective mechanical ventilation, bronchodilatators, mucolytic expectorants. We will limit the fluid therapies to reduce the risk of pulmonary edema and rapidly give some antibiotics. Corticosteroids are not recommended, and several investigational drugs are currently used, including aerosolized heparin, Exoserve as surfactant inactivation, exogenous antiprotease, and of course VV ECMO is probably one supportive important therapy today for these most severely intoxicated patients. You have also to consider the toxicity of additional compounds in the smoke, like volatile organic compounds. And you see at least 3 of them, benzene, nitromethane, and ethyl acetate, were remarkably found, detected in the blood of patients associated with high incidence and highly correlated with CO in these patients. All these injuries may result in complications, of course, immediate bacterial infections and hospital-acquired infections, but also late complications, including bronchiectasis, chronic bronchitis, and pulmonary fibrosis. Don't miss the risk of post-interval syndrome, which is a well-known cause of brain injury following carbon monoxide inhalation. The second situation we'll discuss rapidly is the workplace. Hydrogen sulfide is a circumstance of poisoning, may be responsible for poisoning at the workplace. It's a colorless explosive gas, usually characterized by rotten egg odor, although the sense of smell usually fatigues in seconds after exposure. It is naturally produced by putrefaction of different organic substances, and it is responsible for irritant and asphyxiant toxicity. And you see that symptoms will be in relation to knockdown effects, pulmonary, cardiovascular, neurological, and metabolic complications. More recently, in France, in the Caribbean islands, sargassum seaweed was responsible of mass poisoning with hydrogen sulfide, and you see even those seaweed were responsible for subchronic symptoms, including conjunctiva, upper airway irritation, memory loss, and modification of learning abilities. Management is mainly supportive, based on oxygen, irrigation of exposed skin and eyes, ventilatory support. Specific treatment is only discussed in case of persistent acidosis, coma, severe arrhythmias, with methemoglobin-inducing agents mainly. The third situation could be related to possible terrorist attack.
with, of course, the risk of chemical warfare agents, and several episodes in the history illustrate this risk. Of course, probably one of the most scaring agents are organophosphorus compounds, and you know that they will act by inhibiting acetylcholinesterase, accumulating acetylcholine, and disturbing cholinergic functions, leading to bronchoconstriction, central respiratory arrest, paralysis, and inhalation. Clinical diagnosis is generally relatively easy, and to date, several readily available techniques could be used to allow immediate confirmation based on the measurement of cholinesterase activity in the plasma, or even the detection of the presence of organophosphorus compounds. Of course, you have to administer treatments, and one important issue is the administration of oxime, because as you know, the organophosphorus compound will immediately interact with acetylcholinesterase, and according to the organophosphorus compounds, leading to a covalent link with an aging enzyme, and thus a non-active oxime. Thus, the treatment relies on atropine administration to reverse muscarinic syndrome, benzodiazepines to prevent seizures, and of course, oximes that are required to reactivate the inhibited cholinesterase. And of course, as you see with the chemical warfare, probably prolonged oxime treatment is expected to be mandatory in the most patients. Of course, supportive care is also essential with oxygen, mechanical ventilation, and self-protection of the caregivers to allow secondary contamination. So, in conclusion, gas and inhalation toxicants may be responsible for acute life-threatening systemic and irritant respiratory toxicity. They are also sometimes responsible for chronic disease resulting in respiratory and neurological disabilities. Smoke inhalation is probably one of the most important situations that an emergent physician could face. It's a polyintoxication. Cyanide plays an important role. While not uniformly present, it may often contribute to toxicity and lethality. Volatile organic compounds also should be considered, although to date their role is not really well known. Hydroxycobalamin is the first-line recommended antidote due to its safety and its efficiency in complement to oxygen and supportive care. And of course, many various gases and toxicants could be involved in inhalation toxicity, mainly at the workplace. Probably one important mechanism of action is just the reduction in FaO2, and management in these cases is mainly supportive. Thus, prevention and detection are mandatory. So before ending, if you're interested, and I'm sure about that, in toxicology, I would like to invite you to our PCCT Congress, the Congress of the European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists, that will be held soon in Naples, in Italy, during May. Thank you very much. What do you think about contraindication of hyperbaric oxygenation treatment for carbon monoxide poisoning? Thank you. The indications of hyperbaric oxygen, as in France at least, the number of centers able to provide hyperbaric oxygen is decreasing with time. Probably this is reflecting the fact that
to date, toxicologists do not believe anymore in the usefulness of this technique. I will not say that you don't have to do it. Probably send patients, those who are most intoxicated with neurological symptoms and probably loss of consciousness. The risk of post-interval complications is related to the importance of carbon monoxide. It is never observed with carbon monoxide of less than 20 to 25%. So at least the patients will present a loss of consciousness. But to date, we have to observe that there is no definitive evidence to support its usefulness to reduce the risk of neurological sequelae. Thank you. Thank you very much. More questions? Yes, please. Thank you. Welcome again. I'm just wondering, in your practice, how often do you face with carbon monoxide inhalation? In my practice, I'm an intensivist. I work in the intensive care unit. Unfortunately, our hospital has no possibility to deliver hyperbaric oxygen, so patients generally are not referred to our ICU. But this problem is now decreasing in France because of prevention. Although it remains relatively elevated, but it is decreasing. To my opinion, I would say in France there is about 5,000 poisoning per year in France. Thank you. Because now, for instance, the use of an alarm in private homes is mandatory for insurance purposes in all the homes in France. Thank you very much. I guess we have more questions. No? Thank you. Thank you, Professor Margaben, for such comprehensive overview. And our next speaker is Professor Vimal Krishnan from India. Who will talk to us about psychiatric consultation. When and for whom and for all whom. Yeah. Hello. Thank you. Am I audible? Am I audible? In the back? Yeah. Thank you, sir, for the introduction. I'd like to thank the organizers. I'd like to thank EPAT, especially Professor Bausa, for having us here. The topic that has been allotted is psychiatric consultation for who, whom, and when. I think it's a very soft topic. When you look into the other topics that you've heard all through the day, we've had riboas and open thoracotomies in the ER and ARDS and all those sexy topics have been taken on. So I guess what's left is the softness of certain topics which require a lot of decision making from our side as acute care clinicians. Show of hands, how many emergency medicine clinicians here, emergency clinicians here on the floor? Right. So the rest of you guys are critical care, is it? All right, we've got a mixed population here. I'm Dr. Vimal. I represent Emergency Medicine Association India, which is the largest association for Government of India approved emergency medicine specialists in our country. I come from a mission hospital. I work in a 2,000-bedded mission hospital in India. We cater to around 100,000 cases of 100,000 emergencies cases per year on an annual basis, an annual intake of 300 to around 500 cases per day. We do get quite a lot of infective cases in snake bites and inhalation injuries. CO, carbon monoxide poisoning is pretty common at our place. Right. With regards to the topic, I'd say dissecting psychiatric consultations in the ER requires a lot of effort from the acute clinician's side, because we tend to negate that they aren't a true emergency. You tend to feel that your emergency is run with trauma, with chest pain, with pediatric emergencies, with seizures, with pregnancy. You tend to overlook the fact that psychiatric patients need care too. Those patients who come to the ER, present to you in front of you, they need to be looked after in a different sense.
But then we don't have that mindset, do we? We have a different mindset. Are we ready to tackle those in the ER? That's a big challenge. The question is this topic worth talking about? Is it a topic worth pondering on, psychiatric consultations in the ER? Is it hot topic? Is it hot property? I'd say yes. I'd say yes because literature supports it. If you look into literature, the waiting time of patients in the ER, it's 3.2 times that for the psychiatric patient. It's not because the psychiatric patient is denied care. It's because of a mindset for all the healthcare professionals working in the ER to claim that these guys will need care only later on. Let's look after all the other cases and then come back to them. So it's a mindset problem. What happens when a patient stays 3.2 times longer? The boarding time in the ER is protracted. And what happens when your time is protracted? When there's a lot of time in the ER, there's a lot of trouble in the ER. That's what I face. And that's what most of the senior clinicians over here would agree with. When the patient stays in the ER for a longer time, we've got bigger problems. US, this is what they say. They've got around 7 to 11 hours in the ER alone. And if you're transferring that patient to a different facility, he stays over for around 24 hours. Would you believe it? And if you look into numbers from India, it's very smaller with regards to the data which is mined out. But I'd say we'd be pretty better off. But I'd still say we'd have our priorities in the lower list for a psychiatric patient. Now, look into this. 90% of patients, physicians who were asked about what they do with psychiatric patients said this. We've got violent behavior from psychiatric patients. We've got issues with stress amongst the healthcare professionals who are looking after psychiatric patients. We've got the whole flow pattern in the ED disrupted because of psychiatric patients. So we're not very happy dealing with psychiatric patients. The decision making takes a toll on the healthcare professional. They're not happy taking decisions on the flow. Now they consume the scarce ED resources. Everybody here would agree with me that our resources are always scarce. With the emergency department, we want more every year. We get more patients every year. The need for the patients also increase on a yearly basis. We study new things. We get new tools. We try to implement newer tricks of the trade for the patient who's dying on us. But then we also tend to realize that time is the biggest commodity that we have. And we're losing out time when you not looking after that patient. And if you look into the time frame that you spent with the patient, which is around 3.2 times delay, that patient stays for a longer time in the ER, and that ends up taking up a bigger chunk of time of your clinical work. What does it lead to? It leads to this. It leads to delayed attention to undifferentiated, chaotic patients who are waiting for you, who are really sick. Do you realize that there are patients who present to us as generalists in the emergency department? They're basically undifferentiated. They basically do come at 3 a.m. in the morning, very chaotic, in a chaotic environment. When the world is sleeping, we're working. It's tough taking decisions then. So patients with undifferentiated medical issues would be denied timely care because our focus is elsewhere. Our focus has been distorted due to the problems in the ER, the stress in the ER. Now I've established the fact that this is important. We need to take into consideration the patient in the ER. Now I'll start with a case scenario. Case scenario is pretty simple. The case scenario that would come to you any time of the day. An 80-year-old male who's a known schizophrenic who comes to you with acutely altered sensorium. And the biggest problem that we face, vague historians. The patient doesn't give you a good history. The caregiver doesn't give you a good history. The only strong part is that he's hemodynamically stable. So you're comfortable. Oh, I'm comfortable. He's a hemodynamically stable patient, but he's schizophrenic. Now what happens next? You see the patient, and he looks like this. What next? So you'd say, let him wait there. I'll look after all the other cases, and I'll come back and take a look at him. But remember, any case that presents to the ER wouldn't be like this. Wouldn't be like the Mad Hatter from Alice in Wonderland. It's a very different game because patients don't present in black or white. Patients don't present with either being totally crazy or being completely actively good in the ER. They present in a chaotic sense. What do they present with? They present in the gray zone. They present as patients who are not either really good nor really bad. What do you deal with? You deal with triage in the ER. Is it a good tool?
We've known earlier itself, in the hospital, there's no ideal tool. Professor Alvi has told about that yesterday too. It's not an ideal tool in the ER. What do you do next? You believe on your subjective feel. Okay, I don't feel that patient is good. Your head nurse comes and tells you, Doc, I don't feel that patient is good. You need to take a look at him again. That's when you realize that most of the patients who present to you aren't black or white. They're in shades of gray. And it is your job as the acute care clinician to figure it out where you are. Now, if you look into patients presenting to the ER with a psychiatric illness, they complicate things more, because you've got 4 patients in the back of your head with trauma. You've got 1 coded patient going on. I've got 2 kids who are crying with trauma, needs suturing in the background. Oh, I've been called for an intubation in between. My resident calls me because he's got a crash in the ED ICU. In between, I've got a patient who's crazy. What do? I am more confused. My mind doesn't think alike. What do I look into? I look into the vortex of death. I talk about the vortex of death when you're dealing with specifically hard topics, like right ventricular failure in the ER. What do? You don't treat them like left ventricular failure. Right ventricular failure, if you treat them like left ventricular failure, they're going to end up with death. If you're going to intubate a guy with acute right ventricular failure in the ER, and you use your rapid sequence intubation sequence, that patient's going to die on you the moment you place a scope. That is what's going to happen. So what do you do next? You think of putting them in domains. You think of taking the whole psychiatry domain, breaking them into bits, and then specifically putting the patient there. I'll break them up very, 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 very quickly. Thought disorders, people with schizophrenia. They've got thought problems, they're deluded. Most of the patients who come with acute delirium could have a medical issue. But remember, it might not always be a medical issue. Medical mimics do need to be cleared prior to tagging them that they've got a problem which is medical emergent, or could be supracortical as a term, which is a very bad terminology. Mood disorders, people would come in with depression. It's on the rise. If you look into WHO, if you look into literature, you could read that the world is becoming more and more depressed, right? Or the other end of the spectrum, people could be bipolar and agitated. He'd come around shouting in the ER. He'd stress everybody in the ER, right? Every healthcare professional in the ER would be stressed with him. A person would come down who is suicidal. Do you remember that any person who comes down with deliberate self-harm, he's taken something he's taken some poison, he's allegedly consumed something. You look at him with a different perspective. You look at him as a patient who's consumed a toxicological thing, and you look at the effect that the toxicological stuff has on him. But you take a step back and also remember that he's a human being who's been pushed to the limit to commit this. So there's a problem there. You need to call in their psychiatric consultants to help you out there. Anxiety disorder, with the world, with the brink of disasters and trauma on a big scale, post-traumatic stress disorders, post-disaster issues. We've had a tremendously great talk on disaster, a big session on disaster yesterday. Is it just physical? No. There are things which would hurt you mentally too. How do you do a triage for a person who's come down post-disaster, who's physically all right? You don't do the SALT or the STAR triage. What do? You do the SIZE triage. You do the SIZE STAR triage, PSY START triage. It's a tool that you use to figure out how good he is in his spectrum, how he's faring with regards to his acumen post the event. And I'd add these 2 domains too, somatoform disorders and malingering. It's a very thin red line between the 2. The somatoform guy doesn't know that he's got a problem, while the malingerer knows that I've got a problem. I'm going to fool the whole scenario to gain out of it. The somatoform guy doesn't know that he himself is getting fooled, right? So if you could get them in either of these 7 domains, you're good to go forward. Now with this, I'd come to the heart of the story. It's always important to medically clear a patient who's come out with acute delusion or delirium, I'd say. But it's not easy. The psychiatrist, the psychiatric consultant at the other end would say, you just clear the patient medically and then admit under us. The internist or the general medicine guy would say, oh God, you need to get a clearance from the psychiatry side prior to you pushing the patient here. And then the neuro department would say, I think this guy needs to be evaluated medically first, right? It's like the Thanos snap. We are supposed to clear out everything with limited information in limited periods of time.
That is what they push us to do. What do? We deal with rules of thumb. I'll give you some rules of thumb. This is a general consensus. A patient who's really old, a patient who's got multiple comorbidities, and he's severely agitated with abnormal vital signs. Now these guys with acute comorbidities and co-ingestion of some toxical agents need to be evaluated medically prior to being pushed to the psychiatry section. Yes, we'd get a call from them later, but not now emergently. So anybody with abnormal vital signs, advancing age, severe agitation, on any acutely, if he's ingested anything acutely, he needs to be evaluated medically prior to being pushed to the psychiatry side. What about labs? How many of you guys use point of care stat lab in the ER? Point of care labs? Point of care labs? Yeah, you do your ABGs, you do your troponins, you do your biomarkers in the emergency department itself. We tend to do that. So there's an inclination for an acute care clinician to do a battery of tests for these guys. A battery of tests, right? A blanket of tests for any person who comes with altered sensorium. Oh, I got to do this. It shouldn't be that way. It shouldn't be that way because literature tells you that it's always better to be patient-specific and to have that intuitiveness on the clinician side to understand, okay, this patient doesn't need that blanket of tests. This patient needs these tests, but doesn't require that test, right? It requires your intuition, and it also requires patient specificity. Now, guidelines have come into this that routine labs are not warranted. It might lead to more confusion rather than more clarity. Now, psychiatry more than medical. You need to get them to the psychiatry more than medical when the patient's actively suicidal. You just can't keep them with you, because you might end up on the wrong side of the boat. When the patient is actively suicidal, when the patient's dangerous to others, when the patient's got a psychotic event for the first time and you've cleared all the medical issues, or when the patient's so bad that he can't take care of himself, it precludes him for self-care. These are patients who need to be evaluated by the psychiatrist initially itself, not later on. You got to get him through the pathway, through the chain into the psychiatric pathway so that he'd get optimal care rather than just being pulled into the medical side. It's not working. Right. Now, if you just objectivity. We as acute care clinicians, we tend to be more objective. I've got pain in the ankle. I'll do the Ottawa angle rule and then think whether I need to do an X-ray, right? We got a patient post-trauma with altered sensory, we try to do a GCS. We got a small child with head injury, we try to do a Pecan rule to make sure whether you need to do a CT in this child or not, right? We tend to risk stratify them, we tend to objectify them. Now, DSM-5 criteria, it gives that objectivity that you need when you're looking after patients who are coming from the psychiatry realm, who have got acutely delirious, who've got a history of psychiatric issues. You need to do the DSM-5 criteria. For suicidal ideation, for patients with suicidal ideation, you think of using scoring systems. Again, there are different universities with different scoring systems. Columbia is one of the scoring systems that you can use. The safety triage system, which is suicide assessment and 5-step evaluation method. It's an excellent tool which universities do use to risk stratify guys with suicidal tendencies. So they do end up with the psychiatry department only after these tools are used, and they're stratified that these guys need to go into the pathway with psychiatry friends rather than with the internist in the department. To summarize, when and whom would you call for a psychiatric consultation? I'd say a person with substance abuse definitely needs to be evaluated by the psychiatrist, a combative patient after he's medically stable, a patient with deliberate self-harm who's got suicidal ideation, a person post-disaster who's traumatized post a disaster or traumatized post a traumatic incident needs to be evaluated by the psychiatrist. But I'd say it's not just them. What about us? We're always talking about the patient. I think there's a lot of focus on wellness today. There's a lot of focus on the clinician who's taking care of them. We've seen yesterday fantastic lectures from Dr. Alvi, Dr. Casio. We've got stalwarts in the field of disaster medicine coming and telling us that we've been there all around the globe helping people in disasters. But when we come back, a part of us stays there. We come back as a different person. So, like he reiterated in his lecture, we need to talk to the right person, to make us feel whole again. Healthcare professionals, nurses, doctors, paramedics, technicians, people who are there in the forefront at war zones, they need to have that sort of connection with the psychologist
to just extract what's burning them from inside. Let's not push healthcare professionals to burnout. So stress and the impaired healthcare professional needs to have an evaluation from the psychology side, which again comes under the bigger umbrella of a psychiatry department. Beyond the medical issue, or summarizing why we need consultation, why do we need it? My first 2 slides focused on the literature review on why we need decision-making in the ER for psychiatric patients. System problems, EM systems, overholding the emergency department, staying too much in the department, leading to more of morbidity, mortality in the department, too much stress for the healthcare professional in the department. It all adds up. You need an optimal disposition plan for a patient with psychiatric ailment. And beyond the realm of medicine, you're going into the realm of psychiatry. So it's always optimal for that patient to walk into your clinic or your ER, find out whether he's got a medically relevant problem which has pushed him to this, and then get a clearance from your side and move towards the realm of psychiatry. The future, I don't know, I don't think so that anybody can predict the future. There aren't any Nostradamuses around. It's very difficult to predict the future. But what we'd say is we'd extrapolate the little information that we have today to draw lines on what could happen in the future. So if you ask me, there is no pill that can be given that can tell you that you could take this pathway and that's going to happen in the future, or that pathway and that could happen in the future. It is never going to happen that way. It's more complex than that, and science is evolving at a different pace. What I can tell you is we have telemedicine. We had a fantastic take on digitalization in the emergency room by Dr. Barbara Hogan. And she spoke on how telemedicine could help us. Telepsychiatry. There are umpteen articles which are coming up on telepsychiatry, how that could help, overcome the problems of psychiatric patients holding in the emergency room, how overcome the problems of not having psychiatrist support in my institute if there isn't any. So you could have that. Observation units are taking the world by storm. There's a lot of controversy to observation medicine. There are people who claim that, insurance guys do save a lot of money, but then it's not that good for the patient. It adds a whole lot of load for the emergency department, about the staffing in the emergency department. So OUs, psychiatric OUs, it's been studied now that POUs, or psychiatric observation units, do help decompress the pressure which is there in the emergency room. Push the back pressure for not admitting these patients and those patients holding up in the ER could be relieved by having psychiatry observation units. And I'd say the most important part would be risk stratification tools and algorithms. We're not coming together and developing consensus guidelines on risk stratification tools for the psychiatric patient, because that is not hot property. You talk about chest pain, we've got consensus statements. You talk about traumatic brain injury, we've got consensus statements. You've got pediatric seizures, consensus statement. Pulmonary embolism in pregnancy, consensus statement. What about psychiatric patients? What about disposition plans for psychiatric patients? So we need to have different associations coming together and forming forming a guideline for the psychiatric patient. The case scenario, the 8-year-old male, schizophrenic, altered sensorium, vague historian, hemodynamically stable. I still know that it's not easy. I still know that that patient would look like this wolf hiding behind the herd of cattle. It still isn't easy. But then it is your intuition as a clinician, it is your duty as a person who could integrate multi-department and could facilitate dialogue to form a protocol which could help you to take a better decision in your institute. You could be the end of the puzzle. You could be that piece which could help fit in a complete plaque for the betterment of patient care. And I'd say our role is to integrate between different specialties. We are interfacing with the public, we are interfacing with the psychiatrist, we are interfacing with the intensivist, with the surgeon, with the hospital administrator, with the police force. We are interfacing with almost everyone. So I guess we have a role like this, the guy in the center. And I'd end my talk with this quote by Napoleon. Because Napoleon once said, the world is suffering a lot, and it is not due to the violence of bad people. It's due to the fact that we are more silent, the silence of good people. Let's keep on talking. Let's initiate dialogue. Let's get more people in the room and form consensus statement for the betterment of patient care. Thank you, ladies and gentlemen. These are my references. I'd like to invite you to the national conference which is happening in India. It is happening at the end of July, beginning of August.
We're having it in the beautiful capital, New Delhi. So you could fly down during this time. We'd be happy to host you guys for our national conference. I'd also invite you, because I'm the board member for the World Academic Congress in Dubai. I'm part of the board for the World Academic Council. We've got multiple leaders here from the World Academic Council. So the World Academic Congress for Emergency Medicine specifically focuses on a TED Talk format pattern with speakers from all around the globe in Dubai this year. So do come for that. That's coming up in October, and it's going to be a fantastic time. We're going to have a fantastic time there. Thank you for your patient listening. Thank you very much, Professor Vinam. So, please, your questions. If I may, I have a question. So, Please. in ideal situation, in the end of the day, for your opinion, what should be first, the primary psychiatrist background for this kind of patient, or primarily ER background? The ER. What we've done is we've had written statements in collaboration with the psychiatry department and the internal medicine department. The internist in the hospital, the psychiatrist, and the emergency medicine guys, they sit down, they troubleshoot, brainstorm, and form a guideline on what we should do with a patient who's got a mood disorder, what we should do with a patient who's got a thought disorder, what we should do with a somatoform disorder. So we get a guideline which is down, and then we stick to that. We revise that guideline every time with a morbidity audit that we have in the emergency room. So I think the way forward would be integrating those basic sciences together, and to regularly do audits so that you could correct and evolve at a better pace. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks. And dear participants, our final presenter for this session is Professor Polat Durukan from Kayseri, Turkey, which will highlight us the topics: which patients should be in ICU. Dear Professor Durukan. Yeah. Dear moderators and audiences, I think this will be the last talk in this session. And I will talk about which patients should be in intensive care units. We all know that we have very limited and expensive resources for the intensive care units. The cost of critical care in the United States was estimated to range between 121 to 263 billion in 2008. Crowded intensive care units, delayed admissions of critical ER patients, care delays, and other delivery inefficiencies are also problematic issues. These concerns forced the medical community to act smarter and evidence-based on this matter. Thus, in 1999, the Society of Critical Care Medicine published guidelines for the intensive care unit admissions, discharge, and triage. Given the fact that medical expenses are not getting smaller and emergency rooms are still and intensive care units are not getting emptier, the topic is still a current challenge for both intensive and emergency caregivers. It's also a big problem, the number of ICU beds in Turkey. So which patients should be admitted to emergency ICUs is a very important question. It's reasonable to develop policies to meet specific population needs, such as trauma, burns, neurological pathologies, sepsis, and take into consideration the institutional limitations, such as ICU size and therapeutic capabilities or number of medical staff. To optimize resource use while improving outcomes, hospitals should give ICU admissions on the basis of a combination of various parameters. These parameters are specific patient needs that can be addressed only in ICU environments, such as life-supportive therapies, available clinical expertise, prioritization according to patient's condition,
diagnosis, bed availability, objective parameters at the time of referral, and potential for the patient to benefit from interventions. Prognosis is also important. We can discuss 3 models for guiding admissions of the patients to ICUs. These are prioritization model, diagnosis model, and objective parameters model. Deciding priority is very important. Patients are categorized in the prioritization model. Patients are categorized by 4 priority levels based on how likely they are to benefit from admission to ICU. In the priority 1 level, critically ill patients who require life support for organ failure, intensive monitoring, and therapies only provided in ICU environment. In the priority level 2, we have patients, as described above, with significantly lower probability of recovery and who would like to receive intensive care therapies, but not cardiopulmonary resuscitation in case of cardiac arrest. In level 3, patients with organ dysfunction who require intensive monitoring and or therapies. And at the level 4, patients as described above with lower probability of recovery. These patients, for example, with underlying metastatic diseases. And for palliative care, at the level of priority 5, terminal or moribund patients with no possibility of recovery, such patients are in general not appropriate for ICU admissions. In the diagnosis model, a list of specific conditions and diseases is offered for deciding which patients should be admitted to ICU. For example, some cardiac system abnormalities like acute myocardial infarction with complications, cardiogenic shock, some pulmonary system diseases, acute respiratory failure requiring ventilatory support, pulmonary embolia with hemodynamic instability, some endocrine disorders, some neurological disorders, acute stroke with altered mental status or coma, maybe examples. Some endocrine disorders, for example, diabetic ketoacidosis. Some maybe life-threatening gastrointestinal bleedings may cause ICU admission, or drug ingestion or drug overdose may cause ICU admission. Some postoperative patients requiring hemodynamic monitoring or ventilator support, they also may need ICU. And we have some miscellaneous causes, for example, septic shock with hemodynamic instability, clinical conditions requiring ICU level nursing care. They may also need ICU admission. In the objective parameters model, the last model, the specific vital signs, laboratory values, imaging or electrocardiogram findings, and physical findings are offered for deciding which patients should be admitted. But unfortunately, all these models have limitations and none have been properly validated. If you look at the literature about the admissions, in a study, they suggest that admissions to the ICU should be based on functional impairment rather than just severity of illness. They showed that functional impairment at the time of intensivist evaluation was the determining factor influencing ICU acceptance. Patients were less likely to be admitted if their functional status was poor or they had a do not resuscitate order. In another study, their data, after studying a program in which abnormal vital signs were used as criteria to trigger patients to be admitted to ICU until their conditions improved or stabilized. Another study here, you see, they suggest that respiratory rate alone should be a major determinant for ICU admissions, but there is not a reliable list of objective indicators or their respective specific thresholds for identifying candidates for ICU admissions.
On the other hand, in another study, we see that they showed that the sensitivity and specificity of abnormal vital signs to predict death or ICU admission at triage were only 73% and 50% respectively. In another study, we see that they investigated the feasibility of using a triage score to assist in deciding about ICU admissions. The score is incorporated with age, diagnosis, vital signs of the patients, was a procedure use, or operative status, chronic disorders. These are all related issues. What about QSOFA? In 2016, a task force have described an assessment score for patients outside the intensive care unit as a way to facilitate the identifications of patients potentially at risk of dying from sepsis. This score is a modified version of sequential organ failure assessment score called QSOFA or QSOFA. A score 2 or more than 2 is associated with poor outcome due to sepsis. QSOFA score score is easy to calculate since it only has 3 components. You see, we have respiratory rate, altered mental status, and systolic blood pressure. In 1999, a group of experts appointed by the Department of Health in the UK suggested that patients in hospital should be assigned a level of care based on an assessment of their clinical needs, regardless of their care locations. In their review of critical care services published in 2000, they described these levels as level 0, regular hospitalized patients with no intensive monitoring or care requirements. Level 1, patients requiring additional monitoring such as continuous electrocardiographic monitoring. At level 2, patients requiring more frequent monitoring and interventions such as those with single organ dysfunction which cannot be provided in previous level. Level 3 patients, these are requiring life supportive therapies such as those with single or multi-organ failure which can only be provided in the ICU. In Turkey, we also use this leveling process. It is used by Ministry of Health for the assessment of intensive care units in Turkey. So we need some guidelines. Recently, Society of Critical Care Medicine published guidelines which also questioned ICU admission criteria. These guidelines are, for example, avoiding admitting patients to a specialized ICU dose primary diagnosis is not associated with that specialty. We should admit neurocritically ill patients to neuro-ICU, especially those with a diagnosis of intracerebral hemorrhage or head trauma. Each institute should develop individual methods for prioritizing and triaging patients. Triage decisions should be made explicitly and without bias. Ethnic origin, race, sex, social status, sexual preference, or financial status should never be considered in triage decisions. Under ideal conditions, patients should be admitted or discharged strictly on their potential to benefit from ICU care. So these patients, in general, patients admitted to the ICU should meet one or more of the following criteria. For example, patients requiring care involving specialized competence of ICU staff that is not widely available elsewhere in the hospital, and patients having clinical instability, and patients being at high risk of imminent decline, they should be admitted to ICUs. Who should make the decision? It is reasonable to have a designated person or service with control over resources and active involvement to be responsible for making ICU triage decisions during normal or emergency conditions.
What about terminal cancer patients? In particular, cancer patients with advanced disease, it is reasonable to discuss care options with the patient next of kin, legal representative, or power of attorney. Oncologist or hematologist opinion regarding life expectancy and palliative solutions should be taken into consideration. ICE triage in epidemics, it's an important issue. Non-traditional settings should be considered and utilized for the care of critically ill patients. Using routine laboratory studies or scoring systems alone in determining the nature of illness during an epidemic might be misguiding. All hospitals and regional areas should develop a coordinated triage plan for the epidemics. And in mass casualty events, the disaster response team should identify all patients in need of intensive care unit care and those already hospitalized who could be discharged. Then triage and transfer incoming patients to the most appropriate settings as soon as possible. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor Polat. So we still have time for questions. Please. So no questions. Nevertheless, thank you very much again for a fantastic presentation. Thank you. So dear ladies and gentlemen, the agenda is over for this session. We have been delighted to hear so during this session, the highlights of the management of inhalation intoxications, the tricks in psychiatric consultations, and very comprehensive overview about the patients who should be in the ICU. So thank you very much and enjoy your evening. So clear to me, it's where I need to be. Değerli arkadaşlar, bu 4 günlük 9 salonda olan, gece 9'a 10'a kadar süren, her anını değerlendirmeye çalıştığımız kongreyi hep birlikte başardık. Son ana kadar yanımızda kaldığınız için, son ana kadar bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir enerjiyle bunu yapıyoruz. Bakın dün gece Zeynep Hanım'la gece 1'e doğru kongrenin çalışmalarını planlamaya başladık. Çünkü yönetim kurulu toplantımız 12.30'da bitti gece. Sadece yönetim kurulu değil, dergi toplanıyor bir tarafa, yeterlilik kurulu bir tarafta toplanıyor. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir tempoda geçirdik kongreyi ve biz hedeflerimize ulaştık. Yapmak istediğimiz şeyleri gerçekleştirdik. Ama biz hep daha yukarıya gitmeye çalışıyoruz. Bir sonraki kongrede bu yüksek atlama. Hep çıtayı daha yükseğe, rekoru daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Bir aile gibi olduk. Özellikle International aile. Roger Dickerson sürekli yanımızda. Eric Revel sürekli yanımızda. Şimdi bunlara Meksika'dan Carlos eklendi. Kanada'dan Jim McEwen hep yanımızda. Biz büyük bir global aile haline gelmeye devam ediyoruz. Burada yaptığımız her işlem uluslararası arenada ses getiriyor. Biz sadece lokal bir organizasyon yapmıyoruz. Kıtalar arası bir yapıya bürünmüş durumdayız. Yıl boyunca 300'ü aşkın aktivasyonumuz var. Gerçekten bunu birçok kişi duyduğunda bunun ne kadar yani inanılamayacak bir şey olduğunu söylüyor. Şimdi sizden beklentimiz şu, lütfen bu dev yapının altına girerek siz de omuzlarınıza alın. Herkes o bir şey alıyor, daha fazla girin. Biz de yükün altına ne kadar çok girerse o kadar çok değerlisin. Ve bu çalışmalarımızın karşılığını hayatınıza mutlaka bir şekilde alacaksınız. Bu kadar büyük çalışmaları daha büyük ekip
pratiklerle yapmak gerekiyor. Dolayısıyla kongrede biz buna çok dikkat ediyoruz. Ve geleceğe taşımak istediğimiz veya geleceğe beraber yürüyeceğimiz kişileri bu kongrede belirliyoruz. Keşfetmeye çalışıyoruz. Biz bu kongrenin başlangıcında başlığı ne atmıştık? Bir hatırla. Afşin sen önündesin değil mi? Başlığı hatırlıyor musun? Ön sözün başlığı. Dikkat ölçüyoruz. Geleceğe yürüyüş. Geleceğe yürüyüş. Biz hep birlikte acil tıbbın geleceğine birlikte yürüyeceğiz. İnşallah. Onun için de hepinizden alacağımız güce, enerjiye ihtiyacımız var. Ya beni hoca aramıyor, ya ben burada etkili değilim, ya ben burada... Böyle bir şey yok. İkincisi biz sağ bek istemiyoruz arkadaşlar. Sağ bek istemiyoruz. Biz orta saha oyuncusu istiyoruz. Ya da forvet istiyoruz. Sağ bek nedir? Ya bunu yakala, görevini yap. Ya görev değil ya, tamam ben sana söyleyeceğim, o görevi yap. Bu adamı oradan geçirme, onu istemiyoruz. Sen oyun kur, oyun. Bana oyun kuracak eleman lazım. Ben sağ beki ne yapayım? Sağ bek dünyada bir sürü var. Ama oyun kurucu bulamıyoruz. Alex gitti sonra ne oldu Fener'in hali görüyorsunuz yani. Oyun kurucu yok yani. Oyun kuruculara ihtiyacımız var. Sağ beklerimizi her yerlerde bulabiliriz. Onun için sizden ricam oyun kurun. Oyun kuracak, bunu yanlış manada anlamayın yani diye oyun kuracak elemanlara ihtiyacımız var. Dergimiz, televizyonumuz, gazetemiz hepsi sizi bekliyor. Lütfen sadece basit bir dernek mentalitesiyle bu işi düşünmeyin. Dev, vizyonu büyük, örnek, lider bir kuruluş olarak düşünün bizim yapımızı. Ve bu bir lider yapıda ne kadar çok görev almak isterseniz o kadar çok önünüzü açacağımızı bilin. Son ana kadar bizimle berabersiniz, yola gideceksiniz. Yola gitmeden önce adet üzere baskın seçim yapıyoruz. Yani espri yapıyoruz. Benim şeyim. Ya soruyorlar seçim var mı? Ya seçim yok, seçimin bir zamanı var. Zamanı gelince size açıklayacağız. Dolayısıyla sormayın, genel toplantımıza korkmayın. Ama ibra istiyoruz. Bizi ibra ediyor musunuz? Yani güven oyu veriyor musunuz? Bak güzel yaptınız bu kongreyi diyor musunuz? Biz hep birlikte bu kongreyi çok güzel yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum ama şunu istiyorum. Lütfen şöyle bak biz burada diyorum ya gece başladık. Ben şimdi eve gideceğim belki yarın, bilmiyorum dönüş uçağımı daha onu bile ayarlayamadım ama şey var. Cuma günü yoğun bakım kursumuz var Ankara Şehir Hastanesi'nde. Oraya gideceğiz. Cuma, cumartesi. Yani bizim 3 gün dinlenme, 4 gün boş kalma gibi bir şeyimiz yok. Şansımız yok. Burada şunu da söylemek istiyorum. Özellikle yabancı dinleyici arkadaşlarımız zaman biz uluslararası üye de kabul ediyoruz. ERİK'in son dersini kaçırmayacaktınız. Atüder'e yaptığı çok güzel bir jest vardı değil mi? Atüder görenler oldu. Sosyal medyada göreceksiniz. Yani bu kadar bizim içimizden biri olmuş artık konuşmacılarımız. ERİK'e de bu yüzden özellikle bir alkış rica ediyorum. Gelecek günün tebrikleri. Biz for ERİK. And Roger Dickerson. Biliyorsunuz en renkli sunum herhalde Roger Dickerson'ı da bu yüzden alkışlayalım. Arkadaşlar, hepinize başarılı, güzel bir gelecek, uzun, başarılı, sağlıklı bir ömür dilerim. Yolunuz açık olsun. Dışarıdan geçerken kitap alabilirsiniz. Kitap almayanlar kitap alsınlar. Bu büyük ailenin fertleri olarak hepimiz daha ileriye birlikte yürümeye devam edeceğiz. Saati şimdi mi vermiştik? Niye geliyorsun? Yok
devam edin. Devam. Arkadaşlar buyurun hepiniz. Gelenler oldu da onun için söylüyorum. Ben bitirmek üzereyim. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yönetim kurulumuza her zaman ulaşabilirsiniz. Büyük bir ailenin ferdi olmaktan, sizinle birlikte çalışmaktan, sizinle aldığımız bu enerjiyi büyük bir hizmete dönüştürmekten çok mutluyuz. Hepinize iyi günler, ve emanet olun. Place its shadows on the attendance of the day. That's completely fine and understandable. If I wasn't presenting, most probably I would either be on bed or having my breakfast right now. So good thing, I think they record the talks and people can view it later on. So that's completely fine. Also want to thank Professor Bassar and Professor Budget and all the organizing and scientific committee for allowing me to come for the fourth time in this wonderful gathering. So my talk today should be nice, short, and fun at the same time. I was giving the topic of the utility of brain MRI in the emergency department. So the way I view it, it's more of an operational, I think, topic to talk about. It's not how good is an MRI, as important as how feasible is to have an MRI and how effective and how practical is to have an MRI in the emergency department. I don't think anyone would doubt that the MRI is in a great wave image. So what I'm going to talk about, first I have nothing to disclose, so I'm just going to take it off the list. So I'm going to talk about one slide of physics so I don't bore you guys, and some justifications for MRI, as well as definition and types of MRI, utility in the ED, and some brief, quick take-home messages to take from my talk. So physics, what you need to know about MRI, just like you need to have three elements for an MRI machine. You need a strong magnetic field, you need a radio waves, and you need a good computer system to be able to generate the images. Don't worry about what I'm having here, just look at the picture. So if you look at the picture, really it all targets the hydrogen proton that you have, it's a single proton, and you activate the magnetic field, then you kind of give an impulse of radio wave, then you stop those radio waves, then the organization of the proton pumps happens again, then the computer will be able to generate the image. This is what you need to know about the MRI machine, really nothing more than that. So, justification, as I mentioned in the beginning, choosing the right modality imaging in the ED is very challenging, and we always fight with our colleagues in the radiology department. When we order a CT, they give us a hard time sometimes. Why are you ordering this CT? Why are you ordering CT with angio? Imagine we're going to tell them, okay, now we want to order MRI directly from the ED. So we really have to have a good justification why we're ordering the MRI. So that's on the shoulder and burden on ER physicians. We should understand why we're ordering MRI, when to order MRI, and the utility of MRI. And we should ask ourselves, is the MRI going to change my management in the acute setting, in the emergency department, or it can be postponed and be done later on the admission phase or on the second day? So do we have to bring the technician from home, open the MRI, or no? Also, when we think of MRI, we should think of the cost. Many think MRI at least costs us twice as CAT scan plus an extra $100, it depends on the place. However, sometimes it is the most appropriate test, then it's okay, it's fine, it's justifiable to do this. Availability of MRI, most places don't have it, most places I would say in the US don't have MRI 24/7 with technician. I think the shortage of technician is an issue. Also, availability of radiologists who can read the MRI in 24/7 basis is challenging. So before asking yourself the question, should I start MRI in the emergency department? Do you have enough manpower to read those images? You don't want to do an MRI and wait 7-8 hours for the radiologist to read it. So this kind of
gonna kind of contradict the whole idea. You need an MRI to make a fast, quick decision. If you're gonna read it the next day, then why bother even with getting an MRI in the ED? Cautional contraindications, we're gonna speak about them of MRI, also impact your flow and your operational value of getting an MRI. So, funny enough, my colleague, he's a radiologist, he's the head of the department. He sent me an image on WhatsApp yesterday. So I thought it was hilarious. He didn't know what I'm talking about. So you should start with seeing the patient, then obtain some history, then get some physical examination, then order a CAT scan. But like, they make fun of us and emergency doctors. Ujay, just go ahead and get the CAT scan. And I think one of our colleagues today is going to speak about history and physical examination. Should we quit doing history and physical examination? So imagine if I showed this and send it back to my friend, adding, okay, don't even bother with CAT scan. We're just going to start with our eye and our patients. So that was going to be kind of, this is going to give them stroke if we do it. So, common ER MRI indications. So I was asked to speak about brain MRI only, but common, like usually most of the time it's used in the neuroimaging. You can scan the brain, the spinal cord, arterial dissection, for infectious processes, also for pregnant patients, basically for the abdomen, also children, and MSK, especially orthopedic sports related injury, all the athletic know that that's the best way of modalities. Whenever ordering an MRI, even if you think it's practical and useful, you should take an account and consider what are the precautions, what are the contraindication of getting an MRI. As I mentioned, cost, claustrophobia, inability to patient stay still, and any devices or metals implanted on these patients. And let's be practical. If you ask the patient through the screening list, do you have any metals? They can say yes, but do you know if this metal is compatible with the MRI machine or not? You will take a couple of minutes, sometimes it will take 30 minutes or an hour to identify if this metal or object is compatible with an MRI machine. This will add to the operational problem you have to start with. It will delay getting the MRI and will delay the whole benefit of the whole thing. You need a quick decision to make. So this just kind of point out for you the different types of MRI and what are you looking for. So in the first, I don't think this is working. So the first part is like looking at the parenchyma. So the MRI you want to get a diffusion weight MRI. Its benefits, it's very sensitive to early ischemic changes. It starts in minutes and can get it out. Challenges, as I mentioned before, usually availability. If you want to assess the vasculature, always think of MRA, magnetic resonance angiography. It gives you full details and it does not require any contrast to do an MRA. Tissue perfusion, CT perfusion, or MR perfusion, and it gives you wonderful resolution. Again, all of them, the challenges would be availability and time value. And this just give you the differences between the diffusion and the non-diffusion CT, and you can see the different clearance of the image. And when we talk about diffusion, perfusion, and the mismatch to identify the penumbra, and this is what you get, and this is how neurologists assess the need for mechanical intervention or any thrombolytics. So, a couple of important points about brain MRI. There is no standard imaging protocol for any acute stroke or TIA, except everyone agrees you have to start with a non-cone CT. After that, it's completely institutional dependent. It depends on your institution, it depends on your infrastructure, and what materials you can bring to it. What is the goal of neuroimaging? You want to provide rapid information to the physician. You want to increase the provider decision making with regards to reperfusion therapy without causing harm from delay. So again, if the MRI is going to delay your decision making, there is no point of doing the MRI in the ED, then it's not the best test for you. We all agree, and evidence agree, MRI has significantly greater detection rate for acute ischemic infarction. CT scan have 73 to 88% in the first 12 hours. MRI sensitivity is 93 to 100% in the first few minutes. So you can't really compare them. Not all acute stroke requires intervention, so MRI might not be indicated emergently if you think your patient will not benefit from an intervention. So there is no point of getting the MRI for this patient. Just to show you some recommendation on what people are recommending, the American College of Neuroradiology
and the American College of Radiology and the Society of Neurointerventional Surgery have made a joint statement regarding DIA and stroke. They say non-contrast CT with digital angiography or non-con with CTA, MRI with MRA, or equivalent options for clinician. So which one you should use? They said we recommend to use the CT-CTA since it's available for everyone, easily obtainable, and the turnaround time is very fast. If you're able to make your MRI and MRA as good as CT and CTA in terms of the turnaround time, so you do it, you're able to read it, you're able to make a decision, then yes, go for MRI. It's much better choice. I like that there is no much evidence to say emergency department MRI. I only found like 1 or 2 papers, and this one is really kind of nice paper, but it doesn't talk about acute emergency department. They wanted to assess the MRI utilization and ED observation unit. So those patients came to the emergency department, they made a decision to admit them, but they don't want to admit them to the medicine floor, just to the ED observation unit. So this was a single trial, retrospective, 2013 to 15. They had around 25 or 24,000 patients. 19% had at least one MR, 62% of these MRs were brain MRI, 31 were spine. So as you can see, the neuroimaging agrees with what we mentioned before. It was like around 93% of the MRI is used for neuroimaging. So they did not find any significant difference between the median length of stay for patients who had an MR or patients who didn't have an MR. This again goes with the point I mentioned at the beginning. It is more of an operational question than a clinical question, the utility of the MRI in the emergency department. The limitation of this study was a retrospective single. They did not assess for the chief complaint, nor the reason for order, nor for the outcome of the patients. So I love the studies or the papers when they have, the capsule for the readers, and they ask you 4 questions, what you're adding and how you're going to change the practice. So this is what they say, how does this improve the population health? MRI are regularly performed in observation unit, and we should focus on determining which MRI are appropriate and which can be done as an outpatient test, and also consider the cost. This is a wonderful paper. You can take a picture of it, you can read it. It talks about all the MRI modalities in the emergency departments, the pros and cons for every single modality. I'm just going to mention a little bit about what they mentioned about the MRI of the brain. So the 2018 guidelines for an early management of patients with acute ischemic stroke, CT, or diffusion-weighted MRI with perfusion, both recommended and considered equal in patients with selected for mechanical intervention. This guideline was also promoted for by the American Heart Association, American Stroke Association, and endorsed by the Society of Academic of Emergency Medicine and many other societies as well. So I like this paper. It was done in Nevada and Phoenix in the United States. Introduction of dedicated emergency department MR machine to see if it's going to facilitate their work. They have a full neuro centers. So they looked at how it's going to reduce the number of CTs. So their conclusion were, can I significantly reduce the number of CTs in the ED by providing what? Diagnostically superior and safer imaging alternative to the CAT scan. This was achieved by a couple of points they had to do to reach this result. They alternate their MRI imaging workflow. They alternate the existing protocol of the scans. Both emphasize the efficiency and the patient throughput. Again, this tells you it's an operational question. Increased confidence in clinical decision making for the ED physicians. And MR imaging technologists and neurosurgery residents were the only people in the study kind of didn't like, when they did a survey, they didn't like the option of having an MRI. Basically, neurosurgery resident, because MRI is very sensitive, so they were called more frequently to assist patient, even though it was like non-significant finding, and the technologist, they has to stay and work more hours to be able to do the new protocols. Then they really did not address, or didn't have enough evidence to address any improvement in the patient outcomes. This just tells you the protocols that they created. The whole idea, have a protocol so you make it easier for the emergency physician when he wants to do a specific study. He doesn't have to think or order, then reorder, then call the radiologist or the neurologist to pick the right protocol for the specific problem. And this is how they changed the flow. It's wonderful. See the time that was taking to send the patient from the emergency department to the 4th floor to do the MRI, and then when they
institute the whole process and had the MRI in the last lower picture inside the emergency department, they were able to save a significant amount of time in getting the MRI. This another protocol I found promoted by many institutions. Just have protocol for your physicians. Brain MRI, reason for the exam, what is the best modality of MRI? We assume that emergency physicians do know all the MRI modalities for the specific pathology. That's not true. That's not true. We should make it easier for you to order which kind of MRI with gadolinium or without contrast for which pathology based on a protocol agreed upon by neurologist, neurosurgeon, and emergency department, and radiologist at the same time. So, as promised, I'm not going to take more than 15 minutes. My big home message, it is an operational question more than a clinical question. And the use of MRI by the emergency physicians has been increasing. We can't stop that or deny it. It's critically important for emergency physician to understand the basic of the imaging modality, indication for MRI, limitation and obstacles for MRI, and know your cautions and contraindications before you obtain an MRI. All these may increase the time, turnaround time for your MRI. Well, with that, I conclude my talk and will be happy to receive any questions. Thank you very much. Thank you very much for this excellent talk, Dr. Jamil. Is there any question or any collaboration? Please. Thank you for a good presentation. Sir, do you have any idea more than 2 Tesla MRI effect of body, long-term effect on body? So that's a wonderful question. I put slide in the beginning. There is no evidence that says it causes harm so far. Even they did it in a pregnant lady. They had 2 big, large group, I don't recall the number, around 2,000. They couldn't find any long-term effect. However, the problem is usually with the contrast, the gadolinium. So the gadolinium does cause some nephrotoxicity, but now they're using different modality of the contrast that really doesn't cause much harm. So that is that evidence-proven problem with the MR. But the MRI per se by itself, even for pediatrics or for pregnancy, there is no any evidence until now that I'm aware of that says. If you have any ideas, I'll be more than happy to hear from you. Thank you. Thank you, Dr. Jamil, please. Hello everyone, now I'm using a different hat and becoming the moderator. So it's my pleasure to introduce the next speaker, Dr. and Professor Kumar. He's a consultant and head of Department of Emergency Medicine, Deputy Head of Clinical Operations, Dr. Mehta's Multi-Specialty Hospital, and he's a National Joint Secretary of the Society of Emergency Medicine in India. He's course director of multiple programs. He's a member of the Royal College of Emergency Medicine and Masters in Emergency Medicine. So please welcome him to the board. He will be talking about double-edged knife contrast medium in the emergency department. Thank you, Doctor. Thank you very much, dear chairpersons, and it's my pleasure to be here. This is my 6th visit to Turkey, and it's always wonderful to come and meet all great friends here. And my talk for today is going to be on contrast medium, and when Dr. Errol gave me this topic, I clearly know what he wanted me to speak on. He wanted me to speak on, forget about all the other investigations, speak on ultrasound, right, because that's his passion. Anyway, so let's go ahead and see contrast medium use in ER. I'm sure all of you sitting here and all of us sitting here use a lot of contrast every day in and day out. Before we go on to the main talk, let's slightly understand what is this contrast medium, what does it actually mean. Contrast mediums, and then the use of contrast mediums in an emergency department, and then let's see what are the risks involved by using contrast mediums in an emergency department, some of the complications associated with contrast mediums, and how do you mitigate those complications. This is going to be our agenda for today. Right, so what is a contrast medium? The first sentence or the definition of a contrast medium is very important for us to understand. These are used to supplement the capabilities of various imaging modalities. Whenever we use this word supplement,
that always means there is an alternative available. So this is very important for us to understand that whenever possible, try to avoid a supplement which is a contrast. I'll tell you why in the forthcoming slides. Basically, there is oral contrast, IV contrast. For the sake of today's presentation, we will only stick to IV contrast. These contrasts are basically iodine based. They could be ionic and non-ionic, either high, low or iso-osmolar. This osmolarity is very important because most of the trouble because of this contrast medium is because of the osmolarity. So we will come to that later in our forthcoming slides. And the recent ones, we use a lot of non-ionic, iso or low osmolar. These are the recent contrast mediums which we use to reduce complications. And MRI scans, there was a question to the previous speaker on MRI use. Currently with MRI we use a lot of gadolinium based contrast. So this helps in reducing the complications as well with the contrast medium. Right. So what are the indications of use of contrast medium? There's a lot of controversies in use of contrast medium, whether we should use contrast in an emergency department or whether we should pick up a different kind of imaging modality or a higher imaging modality. There are a lot of papers supporting and opposing. So usually we prefer IV and oral in abdominal CT in case of an uncomplicated appendicitis, diverticulosis, nephrolithiasis, mesenteric ischemia, portal vein thrombosis, any brain CAs, bowel obstructions, and these are some of the indications which we use contrast media in emergency department, which most of us know. And for contrast in CT, brain basically to delineate tumors, CVT, carotid and vertebral artery dissections, and any aneurysmal bleeds. And there are contrast enhanced ultrasonographies. I'm not sure how many of you still use it. This is basically used for solenoid injuries, bleeding hematomas, and abdominal aortic aneurysms. So these are some of the common indications which we use contrast in an emergency department. But there are a lot of controversies surrounding it, whether we should be really using a contrast medium to diagnose all this, or shall we use a simpler medium like in say an ultrasound, or whether we should go for an MRI. So, but that's not the context of our study. What is the problem of using a contrast medium in an emergency department? What are we worried about? Basically, when you look at an emergency department, what are the types of patients who walk in? This is a new patient who walks into an emergency department. Basically, he needs a radiological investigation with a contrast. You have no idea about this patient before. You want to assess whether is it risk for him to develop any kind of a reaction to the contrast. So basically, you do a risk assessment for some. If somebody falls into the risk category, you need to decide what are the types of investigations you're going to do before you subject him to any kind of a contrast exposure. This is two. You will also have a set of patients who will come and tell you they have had an history of allergic reactions or complications to contrast before, but unfortunately you still have to do a contrast for them for various reasons. So this is the third group. So you've got a new patient who's coming, you've got to assess whether is he risky, is he in the risk group for developing any kind of an issues. You have a group which comes in and says, yes, I have a problem with contrast media before, but unfortunately you need to do a scan for him. And the third group is clearly somebody who has got high risk. So I'll talk about that a little later. So what is the problem with the contrast medium whenever we're talking about? Any contrast medium, we basically talk about only two things. One is a hypersensitivity to the contrast itself, which is very difficult to predict. And then everybody knows there is a renal injury which is associated with any contrast medium. The renal injury could be acute or this could be delayed. So let's talk about that a little more. And there are some non-renal complications, some of the important complications which we will talk about. But as I told you, these are iodine based. So whenever I talk about iodine, clearly there is a thyroid involvement here as well. So let's talk about that a little more in detail. Right. Who are these patients at risk? In other terms, who are the patients who walk into an emergency department who really need a creatinine levels before going in for an CT? So this is a common practice where we keep them all waiting to get their creatinine levels before you subject them for CT. Right? But do really everybody need a creatinine level before you subject them for a CT scan? That's what we need to think about. Right? Who are those people who are really at risk? That's where the history is very, very important. Anybody gives you a previous history of allergy, not just to allergy to contrast medium, but anybody who has got more allergy prone tendency, frequently comes in with an allergy for anything, be it for footstep, be it for hay fever, for example, they are at high risk for developing a contrast allergy as well. Anybody who has got an atopic tendency. Somebody who is severely dehydrated, they are more prone for renal injury, so you need to hydrate them well. Extremes of age, somebody who is less than 5 years of old or more than 60 years are clearly at high risk group, so clearly these are the populations where you need to screen their creats. Somebody who has got a serious illness and chronic debilitating, any kind of nephropathies, diabetic nephropathy for example, these are the people who are at very high risk. Those with
anemia, anybody with co-medications, for example, metformin, which usually impairs your renal excretion, and anybody with malignancies. Typically, this is your high-risk group, and this is exactly what you need to elicit from the history to see whether this patient needs a create or not. A young, healthy patient, say a 25, 33-year-old, walks into the emergency department, you want to do a contrast for him, he doesn't fall into the risk group, do you really have to keep him waiting for a creatinine? That's a big question mark. There's no indications for him to actually get a creatinine before you subject him for a contrast CT. All you have to do is take some precautions. Right. So who are those people who are going to get creatinine pre-screening? These are the indications clearly. Those who have got history of anatomical variations in the kidney, like horseshoe kidney. Those who have undergone renal surgeries before. Those who are in renal endangering medications, like be it NSAIDs. Those who are nephropathy prior, like diabetic nephropathy, hypertensive nephropathy. Those who are in prior renal dialysis or malignancies, nephropathy-associated chronic diseases, and drug interfering with renal excretions like metformin. So these are the people clearly you have to get a creatinine levels before you subject them for contrast exposure. Right. Alright, so here is a patient who needs an urgent CT. He has got a known history of allergic reactions. Right. We're talking about adult patients here, not pediatrics. What is the best way to manage a contrast reaction? The best way is to avoid contrast in first place. Look at an alternative options if available, either an MRI or an ultrasound scan, which can give you an equal sensitivity and specificity on those diagnoses. Try to prefer that. Try to avoid contrast medium. But unfortunately, if you cannot, these are the medications which you will prefer before subjecting them for CT scan. Before subjecting them for contrast exposure, be it MRI or CT, where usually you use steroids, hydrocortisone 50 mg IV every 4th hour until the procedure is complete, plus diphenhydramine 50 mg per oral and 25 mg IV 1 hour prior to the procedure. If allergy or contraindication to steroids, it's still possible because these are the people who have atopic tendencies. Pre-medicate with diphenhydramine 50 mg per oral or 25 mg IV 30 to 60 minutes prior to the procedure. So these are the people who needs pre-medication before subjected to CT. Right? What is the problem with contrast media? Why are we worried about renal injuries? What is the mechanism behind this renal injury? What is the problem statement? This is the osmolarity, as I briefed you some time back. There is an ionized contrast media was postulated to cause this extracellular fluid shift in the renal cells, leading to the cell rehydration, and there is increased intracellular fluid viscosity, which precipitates the cellular dysfunction. This is exactly the mechanism behind renal injuries in use of contrast. So, because of the high osmolarity of the contrast medium. So how do we mitigate this? So ensure that the patient is well hydrated. I'm not talking about somebody who's already in the renal failure. This is about a normal patient who's at high risk group. Clearly make sure you hydrate them well, the urine output is adequate. And you can also give them soda bicarb infusion. I know there's a lot of practice of giving soda bicarb, NAC, theophylline, statins, diuretics to mitigate this. Clearly there is no studies which shows benefit over each other. As long as you hydrate the patient well and maintain good adequate urine output, you don't require any of the other agents like soda bicarb or NAC to prevent renal injuries. Right? So when you come to the non-renal injuries, so what are the possible complications you might get? You might get mild, moderate and severe symptoms. Like mild symptoms might range anywhere from anxiety, chills, cough, dizziness, flushing, headache, itching, nasal stuffiness. The moderate symptoms, the bronchospasm, wheezing, hypotension, dyspnea, laryngeal edema, severe anaphylaxis, and the severe symptoms includes convulsion, arrhythmias, and profound laryngeal edema as well. So how do you manage any mild symptoms which originate with the use of contrast media? Clearly, you use diphenhydramine 25 milligrams either as per oral, IM or IV route, and you may repeat or increase the dose up to 50 milligram, and hydrocortisone steroids usually 100 milligrams IV push over a minute, and adrenaline in case you think the patient is landing up in severe anaphylaxis and IM. That's a standard treatment for any anaphylaxis as such. Right? If it's a moderate symptoms, remember the patient might exhibit both sympathetic as well as parasympathetic symptoms as well. If there is a vagal involvement, clearly the patient might show bradycardia. So in these patients, you would actually require atropine, and anybody with hypotension and tachycardia, so clearly it's an anaphylactic kind of reaction, so put them on adrenaline IM. And anybody with a respiratory distress, clearly beta-2 agonist, and as well as anybody can even develop seizures, so lorazepam is the standard treatment of choice. So there is a possibility of rebound for any of these patients to develop allergic or atopic reactions after the use of contrast media. Usually happens
about 6 to 12 hours later. So how do you mitigate that? Usually we use steroids, either hydrocortisone or methylprednisolone, 50 milligram 1 to 2 minutes every 6 hours, or methylprednisolone 40 milligram every 1 to 2 minutes for next 6 hours. So this is how we prevent rebound. So what are the renal immediate injuries, which is contrast-induced acute kidney injury? We call it as the recent terminology CIAKA. So this is abrupt deterioration in kidney function manifested by an increase in serum creatinine level with or without a reduced urine output. So it clearly states that you don't have to have a reduced urine output. Your creatinine levels is a single identification factor for the involvement of kidney damage in case of a contrast. And any contrast which is used intra-arteriously clearly has got more risk when compared to an intravenous contrast to develop renal injuries or acute kidney injuries. Right, so how do you measure that? So there's a diagnostic criteria for contrast media induced acute kidney injury. When the absolute serum creatinine increase is greater than or equal to 3 milligram per deciliter, it's clearly because of the contrast, and increase in the percentage of creatinine before and after the study is more than 50%, clearly this is because of the contrast. And if the urine output reduced to less than or equal to 0.5 ml per kg for at least 6 hours, you can think about contrast-induced acute kidney injury. And as I briefed you earlier, clearly urine output is not a clear indicator for contrast-induced nephropathy. Always think about the first, which is in creatinine. So always a creatinine value more than 3 or more than 50% increase from the previous value. If you could remember these two, that would be great. Right. So there are certain delayed renal complications as well, which not many of us think about or deal with this as this is beyond the scope of EM. Clearly there is a nephrogenic systemic fibrosis which happens, especially with gadolinium-based scans. Right? This is extremely fatal, and the most complicated issue in this is you cannot identify it through any of the scans or any of the investigations. So clearly these are the patients who undergo contrast scans, and after 2 or 3 days or about 4 days, you clearly see them deteriorating and in a cardiac arrest, and you are sometimes attributing that to the primary illness. But there is a reason, which is nephrogenic systemic fibrosis, which is a result of an contrast-induced nephropathy, so which might kill the patient as well. So you may think about this condition. Not many of these come across regularly. So when I talk about delayed complications of a contrast media, there are clearly non-renal complications, because most of your renal complications are immediate. It will manifest within 6 hours. And there are some delayed complications like thyroid complications, which may happen to 1 week post-use of contrast. Iodine-provoked thyroid functions, disrupt autoregulation, so hyperthyroid kind of symptoms, high risk of hyperthyroid status patients. So that we need to understand. So in general, our take-home message is, how do you have safe renal practices? Anybody with patients with a serum creatinine more than 2 grams is clearly at risk. Try to look at an alternate treatment modality for these patients. Ensure that they get adequately hydrated before you put them onto the contrast. So anybody who has got a creatinine borderline, hydrate them. Even before hydrating them, think about any alternative modalities, and if you cannot, then you subject them for contrast medium, don't put them on contrast directly. Somebody who has got a renal disease, but you still produce urine, consider alternative, do not put them on contrast directly. If you don't have any other alternative, use the lowest possible dose of contrast as possible. Use intermediate or low or smaller and or low risk gadolinium-based contrast media. Clearly nowadays there is non-ionic and low or smaller contrast mediums available, so your radiologist will suggest you that. So try to use those, and that's followed by a prompt dialysis. In case if the patient is already an end-stage renal disease patient who makes no urine on full-time dialysis, you really don't have to worry because there's no renal tissue for you to damage further, so you can think about using the full dose of contrast. So these are the 3. So this is my take-home message for today, and I'm happy to take any questions. Thank you. Thank you, Dr. Saranana, for this excellent speech. I will take your questions for you because you will leave early today. And is there any question on this topic? Or any input? No question. Thank you. Thank you so very much. much. Have a nice day.
and advantage and disadvantage also I want to speak about on it. Why we are using, I will give you some epidemiological features of the CT and what is the indications, advantage and disadvantage, my objectives, and end of the presentation I will speak about the future of the abdominal CT and some of the special groups I want to explain to you today. And there are some numbers on the presentation, as you see that approximately 20 years the CT or total CT is growing almost 10 times, but at this period, for 20 years, just the patient flow is approximately 5 times is growing. So that's why we are using abdominal CT in our department so spread. And in Turkey, just 11 million people, 11 million CT scan in all of our hospitals we are using also in Turkey. These of them, the CTs, when you look to the abdominal CT is 10 times more, according to the others. The other is thorax CT is 5 times much more. And 25% CTs, we are evaluating our emergency department. So we are using spread also. And there was a meta-analysis also here. We are using approximately for adult people 17% around of. For children 5% around of. And for the older people, almost 1 over the 4 people, for older people, we are using CT in any way. That was huge numbers also. And which indications we are using, especially first of all, lower quadrant pain, first of all. The second one is flank pain. The third one is abdominal, non-specific abdominal pain. And the fourth one, we are using left side of the abdominal pain. We are using in our departments, my friends. Why is the increasing of the CT? Because CT is available everywhere, in almost resuscitation room. When you go to any hospital in Turkey, in all of the world, machine was so spread, machine was so located, all of the hospitals almost. And in Turkey, for example, if you are working outside of the city centers, you can find easily much more than ultrasound or the other modalities. I mean, you are taking to the CT, you are sending with telemedicine Ankara or Istanbul center. There was a radiologist on the table and he getting the comments, sent you to back 1 hour, 2 hours later. It's so easy for the clinician, so especially general practitioner in our rural area in Turkey. So we are reaching to the CTs much more easy to other modalities. And then another one is for Turkey, for example. We are so crowded emergency departments. We are so many patients flow we have. So we are getting to we are afraid of all of us, afraid of the malpractice. So sometimes we have to make defensive medical decisions. And we have also some procedural advantage. We have what was it on it? First of all, non-dependent to the person on the same as ultrasound and the second one, abdominal gases or adipose tissue, sometimes not connected to image quality. And especially in trauma patients, we have visualization of the retroperitoneal area, so excellent. So some of the new technologies is improve our image quality. Multiplanar reconstruction also transfers secondary coronal and multi-detector machines available all over the world. So as on the picture, as you see, we are using, and especially life-threatening indications, we are using these modalities. I mean, abdominal aortic aneurysm, thoracoabdominal dissection, intraabdominal hemorrhagia, penetrant abdominal trauma, mesenteric ischemia, blah, blah, blah. And then the others, mostly, especially in children, for diagnosis, for differential diagnosis, appendicitis, renal stones, especially adult people, hernia, we are using these indications of the abdominal CT on ED. American College of Radiology suggested that 4 different variations of the abdominal CT using in ED. First of all, one of them is abdominal pain plus fever, abdominal pain plus fever plus no surgery or yes surgery, and the other one, abdominal pain or plus neutropenia. All of them is appropriate modalities of the evaluation, it says to the American College of Radiology. And also, maybe the most important one is the fourth variant, non-localized abdominal pain, and none other, any specialty. I mean, most of the people, same as like this position, and it suggests to us CT abdominal pelvis with IV contrast, usually appropriate. CT abdominal pelvis without IV contrast, usually appropriate also, and also suggests to us MRI modalities.
And also, my friend, how was diagnostic efficiency? Why we love so much abdominal CT for elevation of our people? Because it changed our management of the patients. I mean, approximately 50% to admitting rates to changing our diagnosis. So we are levels. You see some of the papers here, approximately 50% changing to the diagnosis, 25% changing to the surgical plans. Also, there was a review article also, you saw that there was a changed modalities also. You see that here, at this column, you saw that almost 40% to 60% changing our management of the patients. So we are using so much, so we are loving abdominality in our departments. And also, we are using penetrant abdominal trauma. Also, it says to us, FAST plus selective cases of the abdominality is gold standard also. Especially trauma people, it suggests to us also gold standard. Also from Turkey paper, CT guided tractography also, we evaluate some of the penetrant abdominal trauma, much more easier, much more excellent type of the management. And on the summary of the abdominal CT, it provides more accurate diagnosis to us, cost-effective, non-personal dependent, fast, and most of the gold standard modality. And then what was the disadvantage of the abdominal CT? First, radiation exposure. Approximately 10 millisievert, according to your machines, approximately 10 millisievert radiation exposure is one of the, after the one of abdominal CT. I am speaking about the adult people and speak later on children. And then 10 millisievert, what it means, I will try to explain to you. And if you get 100 millisievert effective radiation dose, 100,000 people, one of them is getting triggering to the solid cancer. So, especially if you are using on brain, you are approximately, especially in children, 2 or 3 times leukemia and glioblastoma, you are triggering also. So, for example, in 1945, after the Second World War, who survived the Japan, they get approximately 50 or 60 millisievert who survived. So, if you get 5 or 6 abdominal CT on your life, you are getting to your survival of the Second World War equal to your radiation exposure. Also, this picture is, I think, maybe on your brain today because of risk is almost small. As you see here, we speak about 10 millisievert, but after around of 0.2 to 0.3 around of the percent, we coming to the malignancy of the due to abdominality. But if you are getting 100 and maybe 150 millisievert radiations, you are getting to the much more radiation also, my friend. And let me continue. Some of the mechanisms, some of the recommendation to reduce to the effect of the radiation, that's mostly speaking on it, to reduce to the dose of CT. I mean, most of the CT machine is using 120 kilowatt energy level of the radiation. So if you reduce this energy 100 or maybe 80, it will be much less radiation exposure to the people. So some of the papers, for example, they reduce to the level of the energy 120 to the 100, approximately radiation dose half, almost 5.7. So when you look at the pictures, one of them is the left side of them, there was a pyelonephritis, older people. The right one, left one is the 120, the other one 100. As you see that there is almost same image quality. And the other one is the right side of you. There was acute appendicitis in young people. So image quality doesn't change, and also statistically it doesn't change more. And another paper to you. It's about the cancer people. They reduced to the energy level of the 80 kilowatt of the radiation exposure. Also, there is no any differences, any bad quality of the image. They didn't provide it. So, especially in children, reduced those appendicitis.
sensitivity and specificity was also high. So median dose of the reduced dose was approximately 2 millisievert. That was excellent. Because we are in nature, we are just 3 millisievert radiation we are taking every year, all our natural environment. So this is 1.8 is so rare, so little point of the radiation exposure. Some of the another mechanism, for example, some of the researchers bringing together as low as reasonably achievable methods, they are reducing all of the radiation exposure. So if you use this kind of methodological approach to patients, approximately 70%, 65% radiation exposure you are reducing. So another one is multidisciplinary European low-dose initiative strategic research agenda for low-dose radiation risk research. They are European countries collecting together and they are trying to reduce to the energy level of the machines for CT machines. And the other one, we have to use contrast or non-contrast. Before the speaker, to me, little bit focused on these topics, and we have to do. First of all, there is no need to use oral contrast, my friend, in ED. So we are using the vascular abnormalities, especially, and infarctions, abscess. We are using, but allergic reaction and contrast nephropathy, we are seeing our patients. And as you see here on the second references, the elimination of oral contrast did not lead to any misdiagnosis because time-consuming. You see here there was a colitis people on the left picture. There is no oral contrast. To the right one is the oral contrast. There was no image quality different each other. So there was a meta-analysis, also review article. Sorry, as you see here. On 2014, there was a round of almost 3,000 people. Just one people changed. They didn't use to the oral contrast, so there is no need to use oral contrast. Also, when you use oral contrast, your patient's stay after the emergency department is so long time because you need more time. Nephrotoxicity is another trouble for the abdominal CT. If you are normal people before your you have no renal failure, your risk is maybe 10%. But if you are renal impairment before, your risk is go up 30% around of. I found on the literature there was a meta-analysis on American College of Emergency, Annals of Emergency Medicine last year. There was a round of 28 papers they collected. And around of 100,000, more than 100,000 people, they meta-analyzed, and there is no risk, there is no any difference between to use oral contrast, to use contrast or not non-contrast CT. So maybe, but this is a little bit confusion topic, so I will not speak more on it. And also, one of them is the other disadvantage of the CT, incidental. You are getting abdominal CT or anywhere. You are finding any findings, mass, anything, abnormalities like this. So we defined that incidentoloma, approximately 80%, 85%, these findings, incidental findings is benign, but your plan is changing. I mean, maybe 10%, 11% your patient, management of your patient is changing. So that was another trouble for abdominal CTs. My friend. And also, it's the same as with the children. It's not just adult people. You are finding in children also maybe 30% around of the you are finding. But children's lesion is much more benign also, my friend. Also, I want to speak a little bit special ages group for pediatric people. It's changing to the using. For example, in Japan, they are using 3%, in USA, 11%. In Turkey, I don't know the exact number. So, most of them is trunk, but it's cranium and the trunk, also abdomen. Why is the radiation sensitive for the children? Because their life of expectancy is so high. So, if you meet to the early of their life with the radiation, they are getting to the proliferating cell is affecting their sensitivity of the radiation is affected their more dividing proliferative cells, so becoming solid cancers also, my friend. And also especially teenager group, ladies, for girls, their throat and their breast tissue is so sensitive
for radiation exposure. So there was another paper declares here, a single radiation exposure in 1-year-old child to be 1 in 550 following an abdominal CT and 1 in 1,500 following a brain CT. And it's a huge number also, but I will show you another presentation. Also, this picture shows to us if you meet on your life, in the beginning of your life, your risk is so much. For female, and female is more sensitive according to the man's also, my friend. Another topic, we are using they look to the especially trauma center. If you are a children, you go to the children's hospital, and the children, you go there, general hospital. And the second hand, you go to the pediatric hospital or pediatric trauma center. In general hospital, approximately 4.5 times, the radiation is, they are using to use the much more eager to use the CT. So they are using the less abdominal CT. So also trauma centers, as you see here, these are all these papers show to us general hospital or non-academic hospitals or non-trauma centers provide more radiation to our children. So it's a little bit maybe attention at this point also, in my opinion. So what about geriatric people? Geriatric people is almost our maybe 20-25% nowadays our patients. So their complaint is chest pain, shortness of breath, and then third one is abdominal pain. And their abdominal pain is management is so difficult sometimes, not the same as younger people. So they are changing their admitted rate is high, their surgical operation rate is high. So their mortality is also after the 80 years, they almost go to the 40%, 50%. So we have to use also gold standard for geriatric people. Pregnancy doesn't recommend the guidelines any using to the CT, but there was just one paper I bring to you. It says to us, perform MRI. If you doesn't find, you can use it, but there is no any recommendation, much more recommendation. Also one paper, they used the reduced dose of the abdominal CT for pregnant people. It doesn't suggest, but if you doesn't find the MRI, you can use the SACE class, short class, but this is just one research also, we cannot say that this is general rules. And end of my topic, I just want to give to you new things. Do you have any idea artificial intelligence? As you know, we are using, especially last year, it was using artificial intelligence of interpretation of the CTs and MRI findings. So, as you see here, every year in 2015, 2016, 2017, almost every year 30% this paper is growing up. So, machine learning, big data, automated report generation, multimodality image analyzers, publicly available data sets, and competitive challenges is coming up to us. Maybe two Congress later, we will speak, we will compare to which one is to be radiologist or artificial intelligence, which maybe we will speak about on it. I will show you another papers about on it. And also progress in fully automated abdominal CT interpretation, and the sensitivity, specificity is so high, my friend. I will show you also. And these are World Journal of Gastroenterology. They focus just liver of the finding. They comment to the artificial intelligence, comment to the liver pathologies, and otherwise the radiologist make comments. So there was equal each other. And last topics about these topics, and future of artificial intelligence for abdominal CT, there was almost acute findings they detect, and also same as autopilots in aircraft, same as auto drivers in our cars, and same as, but the command, all of the people now, maybe in the future we will speak much more difference. And summary of my presentation is management of patients. We have to use universal algorithms, good medical practice. Under the MRI presentation from our guest from Saudi Arabia showed good pictures. One of the man is
footing to share more, no before history, no physical examination, no laboratory. It goes to the directly CT or MRI. Same as we have to do our job is good medical practice. No amount of radiation should be considered absolutely safe. And special age group needs more attention, especially in children. You have to be pleased to think twice, and that some emergency situation, some life-threatening situation, because we are ER docs, so higher benefits than harm in ED, especially life-threatening conditions we have to be aware of. Thank you very much for your attention. Thank you for this presentation, Dr. Kesap. I will take questions after the end of panel for you, because we have a little bit delayed. Now the next speaker is me. It's myself. Yes. Good morning again. And we have changed the program a little bit because some of the speakers should go earlier than expected. So I take the last presentation, last rank. I am professor of emergency medicine and my name is Erol Ünler. Most of them know me, but I will briefly introduce myself. In order to not know me very well, I am one of the board member of the İPET Society, Emergency Physician Association of Turkey, and I am working with the Basar Cander, and I am the president of Sonos School International Network, also the head of the imaging section of İPET Society. And today's topic is stethoscope or ultrasound. Most of you know me as an ultrasound face of the Turkey, and nationally, internationally. And I will discuss which is better in this presentation. And my lecture wrote like that. First, we will begin with the history, and after that, we will go with the physical examination, which is composed of inspection, percussion, palpation, and the use of sound waves, either by your ear or by your eye. And we will go over with the diagnosis and management, and at the end, we will see the result of our patients. These steps is totally represent our clinical practice. This is the standard of medicine. And we are starting from the history. And you notice Chiron is the teacher of the several pupils, several students, including Apollo. Apollo was the father of healing, was the initiator of healing, and in Greek mythology. And don't be scared, because I will not talk about the history so long. I will pass very quick. And also, the Asclepion was one of the pupils of Chiron. And it is called the god of the medicine, father of the medicine in the Greek mythology. And after that, after this guy, we see the Imhotep. Imhotep comes from the Egyptian land and was one of the first doctors in the Egyptian countries. He was also an architecture
and also a doctor. And this is the Lotman physician from Anatolian land, from our land. And now we came to real history. Real history begins with Kos Island and also the Aegean part of the Turkey. Hippocrates comes from the Kos Island, and the Galenus comes from the Aegean part of the Turkey. These two guys are very important for the medical practice because the Hippocrates was used to do external inspection. This is the first step of physical examination. And he was the father of external inspection. And the Galenus actually was the father of internal inspection. I think this is the first declaration of this terminology, internal inspection, because the Galenus did the first dissection of animals to see the internal organs. Okay? So now we have two historical pathways, one of them for external inspection and the other for internal inspection of the anatomical organs. And we see the umbrager for investing the percussion in the physical examination steps. And now we see the Laennec. We should send ourselves to the Laennec, who is the inventor of the modern stethoscope in the medical history. And also on the internal inspection pathway, we see a very important doctor, William Harvey, who did the first anatomical dissection of human body, not animal, human body. So internal inspection actually begins after Galenus with the, William Harvey. Now we are here with our modern stethoscopes, modern ultrasound machines, and also we should remember this doctor, Dr. Donald. In the history, he was the first performer of ultrasound for a pregnant patient in the diagnostic medicine. So I'm very appreciative for this guy. And after the history, we see that we are the champion. We are the specialization group who use ultrasound most frequently in the emergency department, in the critical care patient. I didn't say like that. The literature says like that. Because most of us use ultrasound in unstable patients over than 95%. And we are the champions. And we feel very strong and very confident among the other physicians, internal medicine, critical care physicians, and among other specialists. And when we look at the timeline of the ultrasound in the history, we see the first published scientific literatures in the era of trauma come from the focused assessment of sonography of trauma in the early 1990s. And when we look at the timeline from the beginning up to now, the steps of ultrasound in the emergency department, we see that it begins from 1970s and ends up to now. And they built a lot of guidelines, a lot of pathways, FAST protocols, FAST protocols, FOSS protocols, FATE protocols, ACEs, RUSH protocols, a lot of protocols. And I cannot pass this slide without mentioning Sonos School, because I am the president of Sonos School, and I should advertise it. I have only conflict of interest with Sonos School and PPET Society. And what this picture represents that one diagnostic test is valuable when the agreement is okay. And it must not change from physician to physician.
If this is the situation for a diagnostic test, this test is excellent. And we call this agreement. And this agreement is calculated in medicine with the kappa value. Inter-rater variability, one of the way to calculate this value. And we see the diagnostic accuracies of the tests. And when we check the diagnostic accuracies of physical examination in different situations, we see that very low agreement. So physical examination by itself has very low agreement, changing between the 0.4 and 0.7 for a lot of situation, a lot of case, except at the extremes. If your patient has a unstable vital signs, your agreement of physical examination goes up to over 0.7. It is the same situation with the other parts, for the other parts of the body and diseases. It is the same. So physical examination, not so accurate. And it has low agreement. So after this brief information, we can go with the other steps of physical examination. And we should start with the palpation. We use most commonly the palpation for our unstable patient, for our emergent patient. And for the pulse check, the first step. And we see from the literature that we have a very low sensitivity and low specificity for pulse check and high inter-rater variability, low kappa values. And in the literature, we see that very low sensitivity for pulse check with our hands. Even the specificity is lower than the sensitivity, up to 60%. And why this is the situation? Because your patient may be obese, your patient may be big, you have a big body mass index, and it can decrease your sensitivity for pulse check and specificity. But it is the same for ultrasound patient also. If your patient is obese and big, you have a low sensitivity and specificity for this pulse check. But in any case, POCUS is much more sensitive and reliable compared to the hands of a physician. Also, we can use our ultrasound machine for palpation and for abdominal pain pathologies or abdominal diseases, such as right lower quadrant pain or right upper quadrant pain. And when we check the literature, we see that if you find a sonographic McBurney sign with your probe, you increase your diagnostic accuracy for diagnosing the acute appendicitis. Also, it is the same for diagnosing acute cholecystitis. If you find a sonographic Murphy sign in your patient, you increased your diagnostic chance of acute cholecystitis in your patient. So we can use our ultrasound probes instead of your hands, physician hands. Also, we can use our ultrasound machine for auscultation steps of physical examination. How? For example, to determine the correct location of double lumen endotracheal tube with a high accuracy over than 8% comparing to the stethoscope. Stethoscope has an accuracy of 60%. Also, we can use our ultrasound for determining the one lumen endotracheal tube. And
we see that with a high sensitivity and specificity with ultrasound, over than 90% comparing to the stethoscope, which is approximately 60%. And also we can use our ultrasound machine for diagnosing pneumonia of the patient. Here we have conducted a study in 2011 to diagnose the community-acquired pneumonia with our team, and we have compared the ultrasound, chest X-ray, and tomography together diagnostic accuracies. And we see that, we concluded that diagnostic accuracy of ultrasound was approximately 90% with a high diagnostic accuracy. Also, we can use our ultrasound machine instead of stethoscope in the heart evaluation. This literature is very important because as emergency physician, we have used to do ultrasound in unstable patients. But they did this study in stable patients. And the physicians showed that if you do your point of care ultrasound on stable patients admitted to emergency room, you find new information in 1/3 of your patient and change your management decisions. And summary, you should do ultrasound, point of care ultrasound to the cardiac patients, not only for unstable, but also for your stable patients, routinely. Okay? So, we can also use our ultrasound in auscultation step for diagnosing the abdominal pathology. Again, we have conducted a study for small bowel obstruction with our team, and we see that if we use ultrasound, we can correctly diagnose our small bowel obstruction with a high accuracy with a kappa value of 0.8. So after percussion, palpation, auscultation step, the next step is the diagnosing and management step of your patient. And we can use our ultrasound machine in this area in a lot of application. For example, pneumonia, diagnosis of pneumonia, low ejection fraction, RV enlargement, pericardial effusion, wall motion abnormality, and also RV pressure overload. So even we can use our ultrasound machine to differentiate our shock types, our patients' shock types. Hypovolemic, cardiogenic, obstructive, and distributive shock, with a high agreement, of course, with a high agreement over than 0.8. Also, we can diagnose a lot of cardiac pathologies with our ultrasound probe, with a high sensitivity and specificity percentages. And now, after this, plenty of scientific literature, there are a lot of questions. And where am I? Should I need a stethoscope? Should I use ultrasound instead of stethoscope? Should I use my eyes instead of stethoscope? Should I change the archaic steps of physical examination? This is the question. So this is the study of our team again. And the name is like that, stethoscope versus point of care ultrasound in the differential diagnosis of dyspnea. This is an important literature because this was a randomized, double-blinded study. And we divided physician group into two. We give one group of physicians a stethoscope, the other group used ultrasound in the physical examination steps for dyspneic patient. At the end, we have compared the diagnostic accuracies of ultrasound and stethoscope in the physical examination steps. And although
we have seen a trend for the side of ultrasound, although we see that ultrasound use is better than the stethoscope use in diagnostic accuracy, after controlling the results carefully, we see that there was no statistically significant difference between ultrasound and stethoscope use. So the result is that although some authors argue that it is time to abandon the archaic tool of the past century's stethoscope, although I am an experienced ultrasound user and lover, I personally believe that it is too early to discontinue the use of stethoscope in physical examination. Okay? And what should I do? Give me the money, show me the money. I just need the main ideas. So, according to my point of view and my clinical experience, I should advise you that after taking the history, after taking a clear history, you should use your eyes with external inspection and also with your probe, internal inspection. Okay? This is the first step of physical examination. And after this, you have to use your hands for percussion and palpation. Also, you have to use your probe for palpation. Okay? This is the second step. So you should integrate every step, your ultrasound machine, to every step of physical examination. And when you come to auscultation, you should use your stethoscope and also you should use your probe in this step also. And after that, you should diagnose your patient with combination of history, ultrasound and stethoscope together and diagnose your patient. And if you need, you can change your management decision and decide what you will do your patient. So you should integrate ultrasound in every step to physical examination, and please don't leave your stethoscope even in this section. So this was the end of my lecture. Is there any question? Is there any question and collaboration? Thank you very much. Is there any question for the last speaker, Mustafa Kesapli, abdominal tomography? Beautiful conference, and I would like to inform you that we changed just a little bit the program. I'm waiting for Bashar Tender. He should call now, so we can start not too late. And we changed the program, so the first speaker will be Dr. Harun Gunes from the Dulce University, and he's an associate professor. And thank you, doctor, because he's got a plane to catch, so we fully understand that. Thank you. Good morning, everyone. I am Harun Güneş of Dulce University School of Medicine, Department of Emergency Medicine. I am going to talk about journals and their expectations during the following 20 minutes. Our plan is as follows. First, we will start with background of the subject,
and then continue with how to choose a journal and what journal editors want, then features of a high-quality scientific paper, later peer review process, and we will finish with take-home messages. Let's start. I think we should look up from our own window because I think what the journals expect us to do actually equals what do we need to do. So let's look up from our own window. There are approximately 30,000 scholarly peer-reviewed journals in the world, and they collectively publish about 2 million articles per year. The Philosophical Transactions is the first scientific article. It was first published in 1665, and the scientific article has become the only way science is systematically represented in the world. At the beginning, it had not been important where you published, but Ben Levin changed everything in 1974. He was the editor of Cell. He prized long, rigorous papers that answered big questions and rejected far more papers than he published. Then, suddenly, where you published became immensely important. Most prestigious scientists have sent their papers to Cell. And other editors took a similar approach to replicate Cell's success. Then the publishers adopted a new metric called impact factor. It was actually invented in 1960s. The New Look journals shot to the top of the rankings, and scientists who published in high-impact journals were rewarded with jobs and funding. So in general, journals prize new and spectacular results, and scientists waste approximately 15 million person-hours on unpublished submissions to scientific journals every year. Publishing is the expression of our work, a good idea, a conversation or correspondence, even from the most brilliant person in the world, doesn't count for anything unless you have it published, as Neil Young of the NIH says. So publishing your results is necessary to validate them and share your work with the scientific community. And the academic journal is still the most robust method of publishing. However, we have some questions at this point, such as which journal should you publish in? Do you need to bother with a cover letter? Or how do you respond to reviewers, and so on? Here we have an important rule to remember. You should select an appropriate journal, because submission to an unsuitable journal will result in instant rejection of the manuscript, even without sending it for peer review. Let's have a look at some factors to consider when choosing a journal. Instructions for authors is the first factor to be considered. The authors should visit the website of the candidate journal, and they read guidelines for authors carefully. The journal's target audience is also important. Is the study of interest to the readership of the journal should be considered before submitting the manuscript. And the topics the journal publishes is another parameter to be thought about. The aims and scope of the journal indicate the topic areas, and authors should have a look at the articles published by the journal already. This can provide significant tips whether to send to this journal or to select another one. The types of articles the journal publishes is also important. If you want to publish a case report or a review article, you should find out whether the journal publishes this type of articles. And length restrictions are also important. The number of words, tables or figures may be restricted by the journal, and you should consider these factors also.
And reputation of the journal is, of course, an important factor. Impact factor remains the default method for determining the quality and reputation of the journal. Everyone wants to publish in a high-impact journal, and high-impact journals want to publish novel findings that have a major impact on the field. So we should be honest about the quality of our own work, and we should place our work on the novelty, impact, and priority scales, and we should objectively consider how significant our results are for our community, for our field, and for the wider science. We continue with what the journal editors want. Journal editors evaluate all manuscripts that are submitted to their journal, and they select those which they consider to be suitable for the journal and send them for peer review. And finally, they consider peer reviewers' advice to make a final decision. They are busy and they usually have to make an initial decision on the suitability of a paper quickly. They usually look at the cover letter, abstract, conclusion and references, and they decide whether the submission is in scope for the journal and of sufficient impact. They aim to publish good quality science, which has enduring conclusions that withstand careful scrutiny and validation, and that has an impact on the scientific and medical community. Key elements here are novelty and the potential for stimulating further discussion and research. So high quality research must be performed. It is also necessary to produce a high quality scientific paper. When doing a good research, you should first select the topic, and when setting out to research a particular topic, you should first read the literature and master what has already been completed previously. Otherwise, you may find yourself trying to reinvent the wheel. You should also formulate an important research question. The research question has to stem from a clinically important topic that has a significant disease burden. And you should also choose a research active area. It's also important. And study design. The most important aspect of any research study is its design. All editors and reviewers look for the quality of the study design as the first parameter. So the design of the study is crucially important. We will continue with how to write a high-quality scientific paper. The simple secret to successful writing is that you are telling a story. It must make sense. It must have a beginning, a middle, and then end with a take-home message. These are the key points. Most journals demand a rigid structure and ask authors to adhere to certain conventions, and the most common convention follows the format: introduction, methods, results, discussion, acknowledgements, references, tables, and figures. Accurate and clear expression of your thoughts and research information should be the primary goal of scientific writing, and good scientific writing demands clarity, brevity, and logic. You should write with a measure of formality using scientific language, and also we should avoid first-person language. Instead, we should write with third-person language. Tables and figures may be considered, also graphics, for the representation of data and important procedures. Tables should be able to stand alone, and they should be completely understandable at a quick glance. It is another important rule to remember. We should absolutely avoid plagiarism and inadvertent lack of citations. Now we will continue with specific parts of a scientific paper. First, introduction and review of literature. This section should provide information regarding the necessity of the presented project by using past studies. A complete introduction should include significance of the topic, the information gap in the available literature, a literature review in support of the key questions,
and subsequently developed purposes, objectives, and hypotheses. In the methods section, we should clearly describe the specific design of the study and the procedures performed. Sufficient detail should be provided so that an appropriately trained person will be able to replicate your experiments. In the results section, the only duty is to report your results neutrally, just as you found them. No comments and no other thing. Just report your results. In the discussion, all results must first be described, presented, and then discussed. Carefully discuss where your data is similar to or different from other published evidence, and this point is important, why this might be so. What was different in methods and analysis and what was similar, because it's not our only purpose to say we found out these and these and these and other studies found out these and these and these. Why was this difference present, or why was this similarity present is also important. And finally, conclusion sections. We should finish a concise 3 to 5 sentence conclusion paragraph. It is comprised of some final summative statements which reflect the flow and outcomes of the entire paper. A statement about potential changes in clinical practice or future research opportunities can be provided here. Of course, we know that it is not just a repetition of the results, but it is actually a final word. We can say final word. And once you have written your manuscript, get a colleague to read it and provide feedback on how manuscript flows. If necessary, rewrite it so it reads well and grabs the attention of the editor. For novice writers, it is more important. They should seek a reading mentor that will help them pre-read their submission. And again, before submitting the manuscript, we should evaluate it critically, and we should consider whether anything can be done better. And we should be sure about the manuscript follows the instructions for authors. All files are in the correct format and of the appropriate resolution and size, and the spelling and grammar are correct. And again, before submitting the manuscript, serious consideration has to be given to the title of the manuscript, the abstract, and the cover letter. Title is the first window for readers to look at your work, so you should select a title that catches their attention and makes them want to read further. And this title should also accurately describe the contents of your manuscript. And abstract is the second important part of the manuscript. Many readers and also editors will only read the abstract and determine if the remainder is worth reading. So an abstract has to be able to stand alone. And an abstract can answer the following questions. What was done? Why was it done? What was found? Why are these findings useful and important? And what is the take-home message? Cover letters are also important. We said your aim is to sell your paper to the journal in cover letter. So you should take care to attract the editor's attention. As well as introducing your work to the editor, you should explain why the manuscript will be of interest to the journal's audience and why the editor would want to publish it. And all cover letters should include the following 2 sentences. The first one is, we confirm this manuscript has not been published elsewhere and is not under consideration by another journal. And the second sentence is, all authors have approved the manuscript and agree with its submission to the journal. These 2 sentences should be present in all cover letters. We continue with peer review process. We should keep in mind that revisions are part of the publication process, and they help raise the quality of our manuscripts. So
forgive me, and peer reviewers are experts who volunteer their time to improve the journal manuscripts. They offer authors free advice. We should keep in mind these points. Of course, another important purpose of peer reviews is to make sure the papers published are of the right quality for the journal's aims. If you receive a major revised decision, what should you do? It means your manuscript has a chance, but it has still not yet been accepted for publication. So you should try to provide answers or data for all comments. And if you disagree with the reviewer's point of view, you should state your opinion clearly but politely. It's also important. You should be polite. You can take a reject decision. It's another possibility. Your manuscript can be rejected for many reasons, but these reasons can be divided into two as technical and editorial reasons. Technical reasons include incomplete data, poor analysis, inappropriate methodology, weak research motive, and inaccurate conclusions. And editorial reasons include out of scope for the journal or not enough of an advance or of enough impact for the journal. And ignored research ethics also can be a reason. Not following journal formatting requirements and lack of the necessary detail on the analysis and experiments, or lack of up-to-date references, or high proportion of self-citations, other possible reasons for rejection, and poor language quality, and difficult to follow logic or poorly presented data, and violation of publication ethics are also reasons for rejection of a manuscript. If you have a decision which states your manuscript is rejected, was rejected, what should you do? You should look at the comments carefully and fairly, and if you think the reviewer made a mistake on an important point and you can prove this, you could consider a rebuttal to the editor, but you should keep in mind that rebuttals are rarely successful. So the best action is to revise the manuscript and send the improved manuscript to a new journal. In conclusion, our take-home messages are: choose an important question, design a sound study with statistical power, perform the work with impeccable integrity and attention to detail, write an excellent manuscript, submit it to the right journal, and respond to reviewer comments fully. That's all I want to tell about this subject, and these are my references. Any questions or contributions? Thank you. Do we have any comments in the audience? Thank you for your very kind presentation. I know you have a plane to catch. Thank you. I want to invite the second speaker, my colleague and General Secretary, Eric Revel, Research Method in Emergency Medicine. I would like to thank Bashar, and you were not there because I would like to thank you officially for this incredible meeting that you're organizing. It's better and better each year. It's a real pleasure to be here. And thank you to my friends to be here and the colleagues because it's the last session. I don't have anything to declare with the exception that it could be a new course for the road. So what kind of roads will it be? Let me show you. It could be these kind of roads, these kind of games that will have some colleagues. And that's the family of all the colleagues, and thank you, Bashar, to organize in this way.
So, who will be on the throne, you will see. Who knows Jon Snow? You know Jon Snow. Okay. But not that Jon Snow. It's not that one. It's that one. That Jon Snow is famous, it's the father of epidemiology. He discovered the source of the cholera infection epidemic that had in London in 1854. And how he did that? Because he was a physician, he had a lot of patients with this kind of disease. And the thing he has done is just observing, putting a map, putting dots on the map, just to search where were the patients. And he made a fantastic job to know where were the patients. And he worked a lot to know where he had the feeling, he had a very good idea, he had the feeling that the source was a disease. The source of cholera disease was in the plain. And the source was where in a water pump that you can find in the center of London. And when he decided that, because he saw that a woman just put all the dirty trousers of this kid, he was sick, on the water and used this water pump. And that's the way, analyzing all the dots, he had found the source of this infection. So that just now was really impressive. The problem in emergency medicine, so it's very hard to make a research because we had to have a lot of patients. We had a lot of not very safe environments where people are quite aggressive. We do have a lot of patients. It's very hard to find doctors who have time to do that. And maybe sometime, with the exception maybe from Bashar, he's very active for that. But sometime in your hospital, it's very, very hard to develop a research program in your hospital. Funding is hard to find many times. The ethical problems, it's very hard to have also. And we have some feeling that maybe emergency medicine research can benefit for the patient. Not always, because it can help for development of the emergency medicine specialty in our country, because we have a research program very active. It could help for diagnosis, for new technology, for new devices, new biomarkers. For instance, we are doing a lot to analyze if it's a good way to treat the patient an acute MI or not. It can help for in the procedures for treatment of patients. It could be a very good way, like Jon Snow did, for prevention and to analyze the cause of the disease. The thing is, it could be harmful for the patient. There's a risk for the patient if you are not doing the good research. So we have to work on the research program in safety. So, what are the scientific methods to analyze research when you want to start a problem? First, you have to give the question, answer this quite very important question. What is the research question? What do we know? We have to know. What are the gaps about that? What is really important in the research program? What is the real issue of that? If we first start for these questions, we have to know that it's a process that we have to put in. And we don't know exactly when you are young how to do that. It's reasoning, intuition, somehow we have the feeling that, like Jon Snow had, I had the feeling that I can treat the patient, I can find the source of the disease. So, let's apply this scientific method. You have to be prepared for the war. So you have a warm-up to do. First, choose the question to investigate. Identify a hypothesis to relate it to the question. Make some prediction. Why do you think if I put this question, what should be the results of that in that question?
make some small experiments in your emergency department to answer to that. And that's very important to collect a lot of data for that. It's very important to have very strong data on our computers to analyze that. What are the results and the validity of the results? That's a very important way. Determine who will the result will support your first intuition in hypothesis. So how we can choose a research question? That's what is an unknown. What do we know? We know. Maybe we can update. You have seen a beautiful presentation from Roger about the use of adrenaline in the cardiac arrest. That's the thing we have been doing a lot for a long time. But maybe we need to update that. Are we sure that we have to use again adrenaline in the cardiac arrest? Well, the other thing that you want to know, we have a lot of colleagues, they have a lot of ideas, beautiful ideas to implement in your emergency. I've got an idea, I want to test a new device, I want to test a new biomarker. What is in common? Maybe in your clinical experience, you have a very specific experience for that. As we have seen in ECMO team that we have from different countries, we do use ECMO now in a pre-hospital system in France and in other countries. That could be very helpful to experiment new study. But it has to be a descriptive or analytic research. Define this population you are analyzing, is that men, women, others, or all the patients, and we need to have those strong data first. So it's the example of the 10 top research priorities in emergency medicine. It's not a surprise, overcrowding is one of the best because that's the main problem that we have. Maybe a lot of colleagues in everywhere in the world are working on that. Maybe elderly patients, of course we do have a lot of elderly patients in our emergency departments and we have to fix and to have a new concept, new organization, maybe asking for the others, other countries, how they fix the problem, how they can organize differently the ED with that. I'll let you see the other that have many research on the priorities in emergency medicine. So, usually, we do clinical practice as we have doctors working, they have the feeling. You have the problem you have identified and you look for literature for that and you have the idea of this study, implement that and give the question to your colleague. What do you think about this idea? What do you think it could be a good idea? For instance, we have, I've seen in my hospital, that's very near of my hospital, we have 50 meters away from the hospital, we have a railway station and we have a main cardiac arrest and we succeed to treat the cardiac arrest in that. Why that? Maybe you have a very good outlet for that, but maybe because we are trying to organize in a better way. So these kind of clinical practice will help you in your study and have to analyze and examine the outcome of the disease and what is the impact of that. Of course, we need to observe with the lab research or text to know how we can implement that and asking for our colleagues. Some colleagues are really experts and help us, particularly for statistical data. So we could define the good research in these 5 points. It has to be feasible, interesting, novel, ethical, and relevant. These kind of points are really helpful when you want to implement a good research question. Because all the subject you need to have, do you have the resources? Are the data available? Is it an interesting? If you're working on a very boring research program, no one wants you to implement you because they won't want to help you. Is it novel? Maybe we have a lot of new concepts of research program. Is it relevant? Is it according to our scientific knowledge? Is it influence our clinical practice that we have seen? So
that three main points that we have to identify in a research question: variables, population, and the testability of the question. Do you think that the variables are just strong enough? They have the proper quantities to analyze that? Is that the variable vary from one to another one? Are they independent and dependent variables? Analyze the population. Is that the population exposed to the disease or not? Like we have seen with Jon Snow, it was an exposure to cholera disease. And the question is there a relationship between the exposure and the disease, and how will be the outcome? So the main population you have to focus on is writing on the patient, place, and time. And these data you have to implement in your program, research program to analyze. Here are the main study that we can use. The most tough research is the randomized control trial. The others are observational studies that we use a lot in the emergency department, cohort, case control, cross-sectional, and case studies. The main gold standard should be randomized clinical trial. There's three types of randomized control trial: parallel, crossover design, and factorial. The good system is to randomize the population of you want to study if you want to analyze very quick, very strongly to have good data. Observational studies, that's the thing that we are using a lot in our emergency department. There's some bias for that, but it's very easy to do because we do have a lot of data in our emergency department. If you want to have a case control study, it's very simple to do. You analyze, you put in a computer, you want to analyze a disease, and you can analyze the population of patients here. That's some very advantage for that. It's very cheap to do. You can make it very quickly, so you have a young doctor that can work on it. So it's very easy. If you want to follow a very not common disease, you have a cohort study design. It's very hopeful. The problem is prospective. It's very hard to have that because you can have some bias and you can lose some patients that don't want to follow the study. But there are two observational studies that can be very easy to implement in a ED. So just to summarize in this advantage of the observational studies in this board. I don't want one. The thing is you have to focus on is do we have to be prior of the outcome or after the outcome, and we analyze. So we have many studies that we can work on if you want to focus on what is the main advantage of the study we have to do on the research problem. The problem, one of the main problems, the cost. Many studies are controlled and held by the final support. That's the thing is randomized control studies are quite very expensive to do. And some design are very expensive. How many studies we had to stop because we didn't have enough money to control that? So it's a very tough job to find the financial support because as soon as you have the money for that, the problem is when you have got the paper published, they will say, yeah, but the research program was paid by a company. That's the main objective that we have to focus on. We have the results. Okay, finally we do have the results. What we have learned for that research. Are you sure that the finding will change our practice? That's exactly what we have seen with the use of adrenaline for the cardiac arrest. Can you have the same result in other hospital, in other country, in other system? And then does it open in all the problems? The thing is, it's very important because the result had to answer to the first question. So the take-home message for that is firms
and Arturo. First, test the question, put in a hypothesis for that, replication of that, objectivity, is it predictable or not predictable, and is there any empirical evidence? The other thing is you want to implement the Arturo methods, algorithm, timeline, understand the research program, that the work has been already published or not, is it the experimental methods or research, and what kind of research area? So this acronym is thanks to you for my colleagues from Turkey to help you. We enjoy to do that. So, I have not finished. There is no best study design. It have to be feasible, the cost and the time. And you know, don't forget the first targets. What we have to do, improve health and population. We treat patients, that's not for us. We have to improve for our patient. And last but not least, I would like to thank our Jon Snow. We have a Jon Snow. The Jon Snow is here. It's our Bashar. So I would like to thank you again for what. My close friend for the topic. Talk. Any question or comment? Okay. If you have question about the next episode of Game of Thrones, I don't have any information. Wonderful. Thank you very much. The next speaker, Professor Dr. İsa Kılıç Aslan. Chief Editor of Eurasian Journal of Emergency Medicine. Yes, İsa. Sesini de bağladın mı? Şu an ses geliyor mu? Şu an ne geliyor orada bir şekilde? Baksana tamam. Good morning to my colleagues and dear moderators. First of all, I would like to thank the organization committee for inviting me in here. I would like to present how to get my paper to publish quickly in immersed medicine journals. My colleagues before give some important information about how to write and how to get it published in journals. But in this session, I will give some good information and some clues, some tricks in these presentations. I'm in Gazi University Faculty of Medicine from the centrist of Turkey. As you know, publishing a research paper in a peer-reviewed journal is an important issue and activity within the academic community, and it allows you to connect with the other scholars or their other colleagues, and it works in these circulations, and through this network you can easily represent the others network. So, but getting published is not easy because time is limited, and before take more time, you should know some important clue for this one. Also, it's vital to find a suitable academic journal for your topic and writing style, so that if you find the right journals, you can easily tailor your research paper and you can easily publish your research paper. Indeed, the conventional publication tracks involves the four main steps. First of all, you should submit the manuscript, and then peer review process starts.
After that, the manuscript revised, and finally, publication process started. These 4 steps last maybe more than 1 year, or for the rapid publication, maybe it's within a month you can easily publish your paper. So let's start the stage of these every publishing manuscript. Before publication, you should have a plan. I mean that, first of all, you should follow one special, interesting journals related with your specialized area. Choose a journal and please look at the issues of each journal published in your related to your area, and during these should be during the planning of the stage of your study. For the rapid publications, you can prefer open access journals, and when you look at the journal website, the dates should be given for each published paper, and you can look at the time in the journal website. And for the quality of the journals, also the publication index is very important. For example, in here, social science citation index or expanded one is very important. Maybe you can look at the clear weight analytics, and you can reach the master journal list so that you can find very good journals through these websites. Also, you should look at the type of paper and what would you conduct in your paper. Some of the journals maybe do not publish case report or survey analytic studies. Please look at the journal websites. I will try to give some special information. This is an article, original article, published in British Medical Journal. And as you see in here, the article received date, revised date, and accept date will be given. If you take these dates, it will give the how quick you send you evaluate the manuscript in this journal. After that, please again, you should look at the journal website, and you will see the author's instruction in this website. Please download the author instructions. It gives all of the clues that the process, how the process going on. And look at the current issues in these websites. Article in press, very important for this one. Prepare the manuscripts according to appropriate study guidelines. For this one, I would like to give some very important website, the Equator Network. It means enhancing the quality and transparency of health research. As you see in here, through these websites link, you can easily reach the Equator. It's very important to how to write your journals and papers. As you see in Equator Network, there are some links over here. Which paper, which study do you want to perform? There's some draft for this. For example, randomized clinical trials consorts, or systematic reviews, PRISMA, or observation studies, drafts for this one. Please download these links and draft this one and easily write down here from here. And for the manuscript preparations, there are some special every steps is very important. I will not give so many information about this because Harun gives so many information about this process. But don't forget, please pay attention for the preparations of the manuscript, because when you give so many pay attention during the manuscript preparations,
Editors also, reviewers will give more attention for your paper to published. It's very important to read all the formats, all the structure without any syntax or meaning appropriateness. You can easily publish these manuscripts. Language is very important. Grammar or style, sentence structure very important. Graphics, please take the color size, it's very important. Facts, details, and author's information should be taken and give more pay attention for this one. One of the most important steps in here, the cover letter. The cover letter should be complete and make a strong pitch. Please look at the website and look at the editors directly, write down the name of the editors, and also give very important information and also ethical, without an ethical conflict and compliance. These are, the manuscript submission checklists. You can easily download in here. It's very easy. Before submission, before submitting a manuscript, you can take this one and check all of these one. In stage 2, there are 3 steps also. You submit your paper, and also you should choose the right journal for the submission, and strengthening your submission is very important. During the submission of your paper, I mean that you prepare all of the manuscript without any problems. You have got a plan to publish in this journal. But later, maybe you can change your mind, and also you should also look at what the other journals alternatives. At that time point, please, very important, ask a colleague or professor to review your research paper. It's very important. Your professor or your colleagues can edit your paper for grammatical errors or spelling errors or typos, clarity and the conciseness of your manuscript. They can also verify your content. Also, at least 2 or 3 people can help you for the reviewing process at this stage. But don't forget, at least one of them should be non-expert in the major topic. After that, submit your article when you feel it is ready to go. Again, please go to the journal website, go to the author's guideline, and download the author's instructions. Again, you will check all of these one, and when you satisfied your papers meet all of the criteria for the author's instructions, then start to submit your manuscripts. Most of the journals allow online submissions, but while others prefer a hard copy, but it's very little. Don't forget, you should submit your article or your paper to only one journal at a time. These are ethical problems, and they may be very problematic for you. And also, work your way down your list and at a time as needed. When submitting online, please use your university or personal email account. Through this one, the acceptance rate of your publication or your articles can be more easy. And what are the problems with choosing or selecting the right journal for your submissions? There are also some special checklists for this one. I mean that, first of all, you should look at the journals. And when you choose journals should also choose you. And when you engaged, you should send the paper. But at this point, don't forget, choosing the right journal for submission is similar to
get married. At these positions, if you don't find the right journals, the marriage can be very terrible. So please, at this position, I will give some recommendation for you. Be aware of predator or bogus publishers. I think Professor Özgür will give more information about the predators and bogus publishers. So I will pass this one, but I would like to recommend two important internet websites for this one. The Director of Open Access Journals, also the Open Access Scholarly Publisher Associations. Please look at this one. Also, we have two more journal suggestions to find the right journal for your articles. The first one and most popular one, from the Elsevier. When you go to the Elsevier website, you can easily find this web page, a journal finder in here. I gave a sample for this one, geriatric neglect and abuse in university departments. And this website offers some special journals from their databases and Journal of American Medical Associations, and you can easily follow the impact factor, speed, site score, option, everything. You can, what you want, which is important for you, you can choose the right journal for at that point. Similar one from Springer, journal suggestor program in here. You can also find through the Springer. The other website I would like to recommend is the cables. Please note at this one. In this cables.com, there are some lists in here, white list and black lists. If you want the journal, please look at please search in this website which area or which is your journal is at this point. For the last one, how would you strengthen your submissions? After submissions, don't panic when you get the journal's initial response, because only a very few portion article submissions get an immediately accepted reply from a peer-reviewed journal. If you get directly accepted, please be cautious. If you don't get one of these, go celebrate, but otherwise calmly deal with the reply you get. After that is accept with the revisions, revise or resubmit, reject or submit, and direct rejections can occur. But if you don't reject it and some recommendation with you, please embrace reviewers' comments as constructive criticism. You should be very polite for this, for every comment that given by the reviewers. And lastly, for the importance of these sessions, the tips from Emerging Medicine Journal for the rapid publications. These are some publishers, also journals that evaluate the articles submission systems very easy and very fast. As you see, the Journal of American Medical Associations is very easily evaluate your manuscript and give the response. First one, for the rapid publication tips, the first one, the rapid publication tract. In some special issue, every journal can give some clue for this one. Please look at the publishing cost, it may be some problems. Also, for the journal website, total time to publication is important. Every article, after or in the first page of the article, you can see the time to
publications process. Look at the peer review process and also type of peer reviewer. And look at the overall journal credibility. Contact the editorial board members or authors if there's a debate for you or there's a problem with you. And after then, for the consult a director or checklist. For this one, please think, check, submit checklist to ensure the reliability of the journal and prepare a rapid publication. But during all these submission process, don't give any pressure to the editors or journals. Because where you publish is even more important than how soon you publish your paper. And some pairs for this one, for the emergency medicine journals. When you look at the Web of Science, for the 2017 Journal Citation Report, the first run is an analysis of emergency medicines with an impact factor of 4.68, and later academic emergency medicines and the other ones. When you look at the Science Citation Index category, there are 4 journals related with the emergency medicines. Annals of Emergency Medicine is also the first rank, Academic Emergency Medicines, Emergency Medicine Journal, and the recitations with importance, SGI journals. What about the SGI expanded journals? When you look at through these emergency medicine category, there are 29 journals you can easily find these SGI expanded journal lists. And when you look at these 29 journals, the newly entered SGI expanded journal, you will see World Journal of Emergency Medicine. I'm sorry. In the 28th rank. I am the past editors of Eurasian Journal of Emergency Medicines, and our first cover, and the similar one, the Annals of Emergency Medicines. We got so many expectations from our reviewers, also our authors. Thank you very much. There are some samples of the articles published in these special journals in here. You can see what you realize that, and the dates, submission dates, all of them can come. You can see here. And for the Emergency Medicine Journal, also the impact factor really going up, and also the time in here. And lastly, when you cannot publish your paper or your article in the Science Citation Index Expand or other one, maybe you can send your paper to emerging sites, SGI journals. Eurasian Journal of Emergency Medicine is indexing emerging source citation index. I'm sorry. Don't forget. And as a summary, please, before sending our submission process, think, check, submit. And when you do this all the time, don't forget, it will be very easy to publish your article in specific journals. Flags. Is there any contribution or question? Thank you very much. Do we have any question? Yeah, please take the microphone. Hello, Dr. Mücahit Avcı from Aydın.
I know it will be a strange question, but I want to ask. Is the author's previous studies important for the editors? I mean, does the editor research the author's previous studies? For example, one guy has 10 papers in the PubMed, and other guy has 100 paper article in PubMed. Is this issue impact to editor's decision? Indeed, for me, I want to be totally blind all of the authors. I am totally blind. Will read all of the papers without looking at the authors' names. So it's not important. But when the authors publish more than 100 papers, he or she knows very well how to write the article. So you can easily understand this is well designed or well presented articles. So I think there's a positive discrimination for this one. But I think for the first authors that you cannot publish before, you can easily accept your article in a very high range of impact factor journals. It depends how you prepare your manuscript or your articles well. Okay. Thank you. Thank you. And maybe you can attribute. Yeah, I would like to add a comment. It's a very, very good question. To be honest, exactly the same reply. We have a lot of colleagues where they are really well specialized how to write an article. And I have seen a colleague very young. She was just published a short quote in the New England Journal of Medicine, but she does have understood exactly how we can write a good paper. That's the only thing. And that's the thing we have to learn. Thank you. So it's a privilege to introduce the last speaker of the session at the Congress is the Dr. Özgür Sukut from Istanbul. He's an associate professor at emergency medicine. Mr. Presidents and dear participants, firstly, I want to thank to valuable citation to Professor Isa about my topic. I would like to present the topic regarding is broadcasting the main purpose. In the beginning, I want to mention the importance of this issue because it's important for academics, for us, for researchers. Publishing original research is critical to academic and professional achievement, as you know. When selecting this journal to which you will submit your work, it is important to consider the options very carefully. It's estimated that around 10,000 journals within 13,000 academic journals employ predatory journals. Predatory journals, what does it mean, predatory journals? Predatory journals, also known as incredible journals, fake journals, and pseudo journals, or shooter journals. It's a lot of names. And the researchers should be avoided from such journals at all costs. A longitudinal study of article volumes and publishing market characteristic estimated 8,000 active predatory journals with total articles increasing from 53,000 in 2010 to
420,000 in 2014. This is estimated, it has been stated in this study, 3/4 of authors were from Asia and Africa countries. Yes, I tried to consider how we think is broadcasting the main purpose. So I decided to ask the question and answer it. If your answer to this question is yes, so you may submit your manuscript to one of the predatory journals, because this is the fastest and easiest way of publishing your article. But if you choose credible journals, to publish your research, then you should expect a difficult processing, because the processing includes peer review, revisions, and even rejections. But predatory journals, it is easy, safe, and they adore their research rating. Hello. Over the past decade, a group of scholarly journals have proliferated that have become known as predatory journals, produced by predatory publishers. Predatory refers to the fact that these entities prey on academics for financial profit via article processing charts for open access articles, but without meeting scientific publishing standard. In example, peer review, clinical and copy editing, quality assurance, correction, retractions, and archiving. Predatory journals exploit the need for academics and research to publish their work. As you know, they use questionable business tactics such as charging the author to publish, but they do not provide the professional services of a reputable academic journal. This means legitimate academic journal. The purpose of predatory journals is solely to make money for the owners from author fees. In summary, these journals achieve most of the process in place that legitimate journals use to meet scholarly meeting publishing standards. If your answer is no to this question, so definitely, exactly, choose legitimate journals to submit your article. Most academics want their work to be published in legitimate journals, because legitimate journals are credible journals, are reputable journals. Unfortunately, the tremendous proliferation of journals, both legitimate and predatory, makes it increasingly difficult to identify predatory journals. It is hard to identify the predatory journals or distinguish the predatory journals from the legitimate journals. A journal that an author has never heard of might be a legitimate journal, a legitimate new journal. Although predatory journals may claim to conduct peer review and mimic the structure of legitimate journals, they publish all or most submitted material without external peer review. They do not follow, as I mentioned, standard policies advocated by organizations such as here listed, World Association of Medical Editors. It is important to verify the journal, Committee on Publication Ethics, International Committee of Medical Journal Editors, and Council of Science Editors. It is important to substantial efforts to assist researchers in distinguishing predatory from legitimate journals. These include, firstly, Bill's list. The second one is Directory of Open Access Journals.
bill list of potential predatory journals, open access publisher or journals can be accessed from this website. The bills is a librarian. The name of bill is not Jeffrey Bill. Jeffrey Bill, in fact, is a librarian, and he listed some journals, and these lists were alarmingly lengthy, with 1,155 predatory publishers and 1,294 predatory journals being listed as January 3, 2017. You can access this original list from this website. While the purpose of bill list was to identify predatory journals, the directory of open access journals has the converse purpose of identifying legitimate open access journals. The directory aims to be comprehensive and cover all open access academic journals that use an appropriate quality control system. As of January 5, 2017, DOAG included 9,456 journals from 128 countries. However, the DOAG is not a comprehensive list of all legitimate open access journals. If your work is published in the directory of open access journals, you can trust it is a legitimate journal. But the journals, a journal that is not listed, it does not mean it should not be assumed to be illegitimate or predatory. This is the important issue. There is a list of signs that a journal may be predatory. Firstly, many predatory journals are open access and require fees. Quality is of substantial concern, poor or no editing, and poor or no peer review. Unethical business practices such as offering services not as advertised, making false claims about impact factors of indexing, and failure to adhere to accepted standards of scholarly publishing and aggressive solicitation of manuscripts. Why should we avoid publishing our research in a predatory journals? There are a number of possible consequences to publishing in a predatory journals. These include: firstly, your published work is not protected. The second one, your work will receive poor or no peer review. And also work could disappear, or you could lose access if the journal is dissolved. It may be difficult for others or other researchers to find your work, and if it is found, academics may be reluctant to cite it. How can we protect ourselves? How can you protect yourself and your research from the predatory journals? There's a number of items. Firstly, be very careful of emails from unknown source that invite manuscript submission and promise you rapid publication for a fee. Check out Bill's list of suspected open access publishers and journals. This is 2010 to 2017, 1,155 predatory publishers and predatory journals, 1,294 predatory journals are cited.
Browse the directory of open access journals for journals believed to be authentic. These journals, the number of these journals are 9,000, approximately 10,000 journals from 128 countries. Yes. And use the theme, check and submit. Look for a street mailing address for the publisher and even a telephone number. Contact the editor, if necessary, in chief for one-on-one exchange for sensible validation. Contact some listed member of the editorial board to assess legitimacy. Do not give permission regarding your email name to be listed as a member of an editorial board unless you have verified the legitimacy of the publication. It has been reported that 45% of 55 open access journals in emergency medicine field were likely predatory. If you have any doubts about a journal's reputability, consult with a librarian. Librarian is an important staff in universities. Librarians, because librarians are trained to know the publishing process, and these are employed by universities work with a wide variety of academic journals daily. Also, consult with your colleagues, faculty member or mentor. Their experiences can help you to guide your way. Some open access journals charge authors a fee called an article processing charge. Open access journals still adhere, but your work is included, when included in an open access journal, this does not mean predatory. Because most of the journals are included in open access. Open access journals still adhere to the rigors of scholarly publishing by offering peer review by professionals in this field. Finally, how can we guide ourselves for evaluating journals and publishing? There is some clues. Firstly, in the journal website, the section of about the journals, read carefully the section of about the journal. Discover peer-reviewed journals using library search tools, as mentioned by Professor Isa. Examine the aims and scope. Are they, and ask yourself, are they appropriate for your research? Review past issues of the journal. Does the content of the journal look topical and credible? Are the authors known to you? And the other questions, does the website provide complete contact information? For example, for instance, an email, street address, working phone number. Does it have a valid online ISSN? A journal website should say where it is indexed. Indexing is an important issue. Journals are disseminated via research databases, for example, academic abstracting and indexing services such as IGST or PubMed, EBSCOhot, ProQuest, even Google Scholar. Thank you for listening and patience. Thank you. Very interesting presentation. Do we have any question? I've got a question for the audience. How many of you did receive this kind of mail asking you to publish your research? Yeah? No? It's one of the main problems. Thank you. Thank you for everybody and finish the whole section, all Congress.
ceremony after 1 or 2 minutes. Okay? Thank you very much for all. Sayın Valim, çok değerli protokol üyeleri, çok değerli katılımcılar, bu muazzam bilim şöleni bizi oldukça etkiledi. Şöyle söyleyeyim, 25, 30, 40, 50 tane kongre yaptık, sempozyum yaptık. Ama bu Siirt'teki canlılığı, Siirt'teki kalabalığı, Siirt'teki heyecanı herhalde hiçbir yerde bulmadık. O yüzden hepinizi geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve alkışlıyorum. Özellikle Sayın Valimizin bu kadar yoğun bir programda yanımızda olması bize ayrı bir onur ve gurur vermiştir. Gerçekten bu nazik davranışından dolayı Sayın Valimize de teşekkürlerimizi, şükran ve minnetlerimizi defalarca tekrar sunuyoruz Sayın Valim. Yaklaşık 200 gündür konuşmayı hazırlıyorum ama gerçekten biraz teknik aksaklıklar oldu. Şunu söyleyeyim, yani ben çok fazla konuşma yaptım ama şu Siirt'te yapacağım konuşmanın heyecanını hiçbir yerde bulamadım. Neden böyle oldu? Çünkü ben Siirt'te doğdum, Siirt'te büyüdüm, Siirt'te okudum ve burada sizin önünüzde sanki böyle görücüye çıkmış bir kız gibi hissettim kendimi ve çok zorlanıyorum. Efsane. Şimdi arkadaşlar, tabii ki Sayın Valim'den biraz müsaade aldım. Biliyorsunuz benim konuşmalarım 1,5-2 saati buluyor. Ama vakit oldukça dar olduğu için çok hızlı geçeceğim konuşmaları sizin de affınıza sığınarak. Ama şunu söyleyeyim, divan edebiyatı çok önemli bir şey. Divan edebiyatı. Lisedeyken divan edebiyatını çok severdim. Aslında matematik, fizik hepsini seviyordum ama divan edebiyatı bizim için farklı bir yerdeydi. Mesela divan edebiyatından neler biliyoruz? Çok şey vardır ama aklımızı bir zorladığımızda mesela avaze-i bu aleme Davut gibi sağ, baki kalan bu dünyada bir hoş sadaymış. İşte hepimiz bu hoş sadayı bırakmaya çalışıyoruz. Başka Fuzuli'nin bir beytinden başlayalım. Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Buradaki bimar hasta. Çok güzel beyitler var tarihimizde, divan edebiyatımızda vesaire. Ama tabii dilimizde yine çok önemli, hepimizin gönlünde yer etmiş bir şey var. Bu da hak şeyleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte evet, Zeynep alkışladıysa herkes alkışlasın. Şimdi bu sözün kökü burası. İbrahim Hakkı Hazretleri, Cillo, Işık Hazreti geçen haftaydı. Böyle bir beldeden bahsediyoruz. Tabii Erzurum'a özellikle işaret ettim. Çünkü İbrahim Hakkı Hazretleri de Erzurum'dan gelmişti. Kalabalık bir ekibi Erzurum'dan getirdik. Atölye Yönetim Kurulu olarak hepimiz buradayız. Yönetim Kurulu'nu burada toplayacağız. Çok ciddi bir, yani nasıl diyelim, konuşmacı, Türkiye'nin her yerinden, Ankara'dan, İstanbul'dan çok değerli katılımcılar geldi. Tabii Siirt sadece Cillo ile anılacak bir yer değil. Mesela tabiinin en hayırlısı, Hasan Basri ile birlikte rivayet edilen en öndeki rivayet Veysel Karani Hazretleri yine burada beldemizin hemen yakınında bizim gurur kaynağımızdır. Siirt, Batman ve Şırnak ayrılmadığı zaman bana bir yerde söylediler. Batman ayrılıyor, Şırnak ayrılıyor. Şöyle bir durdum. Veysel Karani duruyor mu dedim. Duruyor dediler. O yeter bize dedim. Onun için Veysel Karani'nin bu kadar büyük bir zatın ev sahipliğini yapan bir beldeden bahsediyoruz. Molla Halil'den bahsediyorum. Molla Halil Israr diyeyim. Siirt'te zahir ilimlerini Bağdat'tan getirmiş büyük alim. Torunlarım da müşerref oldum. Burada torunum herhalde değil mi senin? Onlar da bu kutsal davanın devam ettirenlerdir inşallah. Bunun dışında tabii Siirt, Boğatan Vadisi'yle, güzellikleriyle bizim için çok mümtaz. Gizli bir hazine. Biz bunu dışarı çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Tabii Siirt ne kadar önemliyse acil tıp çalışanları da tıp dünyasında o kadar önemli. Acil tıp çalışanları, yani nasıl diyelim, şöyle sanki
Sağlık ordusunun komandoları, özel birlikleri hep ön safta 7 saat, pardon 7 gün 24 saat sürekli çalışan, hep ön safta mücadele eden acil tıp uzmanları. Tabii onlardan da biraz bahsetmek gerekir ama vakti çok kısıtlı kullanacağım. Burada çok güzel bir yarış var. Şöyle bir hemen hatırlayalım. Herkes tanıyor değil mi? 100 metre Usain Bolt. Derecesini hatırlayan var mı? 9.58. Geçiyorum. Güreş. Burada bizim atasporumuz okçuluk var ama şöyle hemen kısaca göstereyim. Bizde de var yani spor işleri biliyorsunuz. Okçuluk gayet iyi bir milli sporumuz olarak devam ediyor. Yani biz de iyiyiz. Ama burada göreceksiniz olimpiyat var. Bir olimpiyat sahnesi var. Bakın buradaki yarışmacı dekatloncu. 10 branşta birden yarışıyor. Bir branş değil. Yani herkes bir branşta yarışırken onlar 10 branşta yarışıyor. Ama hatırlayan yok. İsmini bilen yok. Diğerlerini herkes biliyor. Bunları bilen yok. İşte acil tıp çalışanları adeta bu tıp camiasının dekatloncularıdır. 10 branşta birden hizmet vermek zorundalar. Ama kimse de isimlerini bilmez. Bu da bizim şeyimiz. Tabii çok zor şartlarda bu hizmetleri veriyoruz. Acil servisler çok kalabalık. Sürekli bu şeyi yaşıyoruz. Bakın acil servis kalabalıklarında neler geliyor karşımıza, bunu görmüşsünüz. Her türlü hasta var. Şimdi hastalar böyle bir beklenti içinde. Hepsini bırakacağız, gribe bakacağız, baş ağrısına bakacağız. Buna çok güzel ironik bir yaklaşım yapılmış. Yani 130 milyon hastanın başvurduğu acil servislerden bir bahsediyoruz. Tabii burada hastalar bir de geliyor, her şeyi muayene ettirmeye çalışıyor. 5-6 doktor başında dursun, her şeyi kontrol etsin istiyor. Tabii bunun sonuçlarında böyle şiddet olayları karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili de kısa bir şeyimiz olacak. Sonuç olarak doktorları suçlayacak bir şey mutlaka çıkıyor. Neredeyse bu hale getiriyorlar doktorları. Tabii bu işin ironik kısmı. Böyle bir şey yapma şansımız hiç olmuyor. Şiddet her tarafta büyük bir problem. Yani gerçekten sadece bizimle ilgili değil. Bunları hızlı geçmek zorundayım. Acil servisler bütün dünyada kalabalık. Sadece bizde değil, bakın 5 saat ortalama bekleme süreleri var acil servislerin. Bunlar biraz İngilizce slaytlar hızlı geçiyorum. Bakın doktorlar aslında sağlık, hastalar böyle koruyan insanlar, bunu bilmemiz lazım. Tabii acil tıpçılar için çok dramatik. Bakın oftalmoloji yani göz, radyoloji, dermatoloji, hani tatilde ne yapıyorlar? Biz ne yapıyoruz acilde? Bu bizim çalışma alanımız. Onun için acil servis doktorlarını başka bir yere koymak lazım. Bunu böyle bildirelim. Şimdi arkadaşlar, beni takip edenler bilir, yıllarca dernek başkanlığı yaptım. Salim Güven Hoca dahi bazıları ne zaman bırakacaksın falan diyorlar.
Ya ben tam aynı şey, ben vardım Atatürk'ün başında, bir Aziz Yıldırım vardı Fenerbahçe'nin başında, hiç bırakmadık. En sonunda Aziz Yıldırım böyle bir şey yaptı gitti. Ben orada oturmaya devam ettim. Sonuç şu işte, geçen yılki puan durumu. Yani onun için istikrar önemlidir. Başkan başarılıysa değiştirmeyelim. Her seferinde başkan değiştirilmez. Tabii Fenerbahçe'nin bir aşk hikayesi olduğunu da burada belirtelim. Ama geçen yıl içinde böyle bir şey. Şimdi hemen toparlayacağım arkadaşlar mecburen. Bizim kongrelerimiz çok özel kongreler. Normal bir kongre değil. Bakın 20, 30, 40, 50 ülkenin bir araya geldiği. Bak böyle teşekkür mektupları alıyoruz. Çok büyük kongreler yapıyoruz. Bunları bildirmek istedim. Ama 14. geçen yılki kongremiz daha da özeldi. Bakın binlerce afiş hazırlıyoruz. Ekip gece gündüz çalışıyor. Ve Türkiye'de hiç olmadık bir kongre yapıyoruz. Bunun için bir sürü şey alıyoruz. Bakın bu Avrupa Acil Tıp Derneği Başkanı konferansa davet ediyor. Bu yine YUSEM'in başkanı. Bu ses gelir mi bilmiyorum. Biz onunla yetinmedik. Nasıl gelir abi? Kesin gelir misin? Yani bütün yüzleri kullanmaya çalıştık. Gerçekten çok ciddi çalışmalar. Bunlar hep yabancı şeylerimiz ve buna karşı yaptıkları teşekkürler. Bakın her yerde ciddi teşekkürler alıyoruz. Türkiye'de bir marka olan çok büyük bir kongremiz var. Kongremizde futbol şeylerinden, turnuvalarından, satranç turnuvalarına, sosyal aktivasyonlardan bilimsel şölenlere 50, 100, 60 her türlü slaytla hazırlanıyoruz, afişle hazırlanıyoruz. Şunu söyleyeyim, bir kongrede 2-3 tane afiş olur. Biz de 150-200 afişle hazırlanıyoruz. Her yüzü kullanıyoruz. Videoları kullanıyoruz. Burada yine Jennifer Lopez'in de bir videosu vardı. Sonra Antalya'ya geldi biliyorsunuz. Bunu da hızlı geçeceğim ama şurayı takip edin. Alt yazısı görünmüyor herhalde. Bakın. Kongrelerimiz bu kadar önemli. Tabii onunla da yetinmiyoruz. Tribünlere gidiyoruz. Buna kongreyi her yerde duyurmaya çalışıyoruz. Tabii teknik ekibin yine Hazırlarımı kongre çağırıyoruz. bunları hemen geçtim bitirmem lazım. Çünkü Sayın Valimizin değerli vaktini daha fazla alamayacağım. Bu da 15. kongremiz. Bakın burada siz battaniyesini genelde yabancılara hediye ederek bir hatıra olarak bu Amerika'ya, Çin'e, Hindistan'a her yere bunları verdik ve tanıttık. Tabii onlar da bizi tanıtıyorlar ve bize teşekkür ediyorlar. Böyle uygulamaları kendileri burada paylaşıyorlar. Dikkat ederseniz resme. Tabii ben bunu seyretmedim bilmiyorum. Böyle bir şey yapmışlar ondan sonra. Bu da 16. kongremiz. Kısa olarak şunu söyleyeyim. Bakın bir günde 3 kıtada, 4 ülkede aktivasyon yapan bir camiayız. Her türlü kursu burada gösteririz. Bakın tarih 6 Kasım hatırlarsınız. Bir daha onun sonu gelmedi. 6-0 bitmişti. Tarihler önemlidir. Tarih 6 Nisan. Bu da bizim derneğin 6 aktivasyonu. Bir günde 6 aktivasyon yapacak hiçbir kuruluş yoktur. Onu da burada ifade edeyim. Şimdi daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Şunu değinmemde fayda var. Yurt dışında çok fazla aktivasyon yapıyoruz. Bak Sri Lanka, aldığımız ödül Ukrayna, Özbekistan, Makedonya, Ukrayna, Kazakistan böyle devam ediyor. Gönül coğrafyamızın her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bakın Kazakistan'daki kalabalığa bakın. 2 defa orada yaptık ve burada Mekke Medine bizim gurur kaynağımız. Mekke Medine'de sempozyum yapan tek dernek olarak tarihe geçtik. Yani bu dünyanızı düşündüğümüz gibi öbür dünyanızı da düşünen bir şey yapmaya çalışıyoruz. Onu da burada ifade edelim. Kurslarımız uluslararası kurslar. Son bir şey var, ona geleceğim. Bunları geçiyorum. Hemen 5 dakika var Sayın Valim. 5 dakika içinde bitirmiş olacağım. Bunlar yaptığımız aktivasyonlar. Daha sonra isteyen için şey yapabiliriz. Bu da bir CPR masaj tekniği. Bakın bunu derste mutlaka takip edin.
yaşayan bir insana CPR yapıyorlar. Yani böyle şeyler olmaz. Bunlar hep bilim eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunu da burada ifade edelim. Bunun dersine mutlaka katılın. Dikkat edin. Adam elini oynatıyor. Neredeyse bana yapmayın diyecek vaziyette. Bu da Türkiye'den değil. Dikkat edin. Bak. Adam artık yeter diyor. Yani böyle CPR olmaz. Bunları derste göreceğiz. EKG kurslarımız, Futbol Federasyonu ile yaptığımız çok ciddi çalışmalar var. Basketbol Federasyonu. Ha şuraya geldim, bitiriyorum. Arkadaşlar her derneğin bir dergisi olur. Bizim derneğin 5 tane dergisi var. Bu kadar bilimsel bir kuruluşuz aynı zamanda. Bunu söyleyeyim. Bakın 4 dergi. Gazetemiz var. Şu anda Acil TV yayında canlı televizyonumuz var. Bu kadar başarılı, bu kadar üst düzey bir kuruluşu nasıl gerçekleştirdik? Ekibimiz çok güçlü. Gece gündüz çalışıyor. Ama asıl sır başlarında bir tane Siirtli var. Onu da oradan ifade edelim yani. Siirtlilere var. Bu da iki kitaplarımız. Kitaplarımızı göreceksiniz. Bunun için bir sürü ödül aldık. Onu da gösterdim. Özbekistan'da, Hindistan'da ve konuşmamı bakın Ürdün'de, Katar'da. Orada Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başkanımızın şeylerini de yapıyoruz. Suudi Arabistan'da aldığımız ödül, orada o Katar'la yaptığımız şeyde, onu hemen şuradan ifade ediyorum, bitiriyorum. Bakın görüyorsunuz bak. Aynı zamanda ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Orada Cumhurbaşkanımızla Katar emirinin görüntüleri bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve ödüller veriyoruz, ödüller alıyoruz. Burada bitirmek zorundayım. Şunu söyleyeyim, şu anda buradan çıkacağız. Erzurum'da 2 aktivasyonumuz var. Kıbrıs'ta 2 aktivasyonumuz var. 365 günün 300 günü dolu olan bir camiayız. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için özellikle tekrar Siirt'teki bu güzel organizasyonu gerçekleştiren organizasyon komitesine, Sağlık İl Müdürümüze, Tıp Fakültesi Dekanımız Vefik Arıca'ya, huzurlarınıza bütün adını saymadığımız işte Arzu Hanım olsun, diğer arkadaşlarımız, organizasyonda yer alan arkadaşlara, genel konuşmacılara hepsine bizi yalnız bırakmayan burada çok değerli protokol üyelerine, Sayın Özgür Hocam burada görmek bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Hepinize ayrı teşekkür ederim. Cumhur amcanın önünde bir sunum yaptım ama en zorlandığım şeyi söyleyeyim. İlk defa bir aile büyüğümüzün, yani çok değerli Genel Müdür Sayın abim Yenercan Der'in önünde de bu sunumu yapmak benim için oldukça zordu. Sayın abim teşviklerinizle size tekrar teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir sempozyum geçireceğinize inanıyorum ve hepinize, burada katılımcıların hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ders sonunda mutlaka dersleri takip edin. Her dersin sonunda çekilişle en az 5-6 kitap ders takip eden arkadaşlarımıza verilmiş olacağız. Hastane öncesi acil tıp konusunda. Onun için bu öğrenci arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Hepinize başarılı bir sempozyum diliyorum. Konuşmalarından dolayı ATÜDER Başkanı Sayın Başar Caner'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Vefik Arıca'yı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Valim, değerli kurum müdürlerim, STK yöneticilerim, ilimizden ve ülkemizin değişik illerinden sempozyumuza katılan acil tıp uzmanları, aile hekimleri ve diğer sağlık personelleri. Tabi buraya gelen 2 kıymetli misafirimiz var. Biri Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, çok kıymetli hemşerimiz, her daim de bölge insanı yanında olan Profesör Doktor Kadriye Karteşer hanımefendiye. Ayrıyeten Sağlık Bakanlığı'nda yıllarca personel genel müdürlüğü yapmış. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde genel sekreterliğini yürütmüş. Şu anda da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdoğan'ın danışmanı ve dekan yardımcısı Doçent Doktor
Güven Bekdemir hocamız buralara teşrif etti. Onlara ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hepiniz 25. Acil Tıp Sempozyumuna hoş geldiniz. Tabii çok fazla uzatmayacağım. Çünkü kongreye geçmek zorundayız. Ondan öncesinde dün İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi Tıp Fakültesi'ne göndermiş olduğu bir tebrik mesajını okumak istiyorum. 25. Acil Tıp Siirt Güç Sempozyumuna ait nazik davetiniz için teşekkür eder. Şahsınızda programa katılan kıymetli konuklarımıza selam ve saygılarımı iletiyorum. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Tabi bu 2 gün sürecek acil tıp konusunda en güncel, en son bilgilerin tartışılacağı kongre bölgemiz açısından çok önemli bir toplantı niteliğindedir. Yaklaşık 800 kayıtçı bulunmakta ve 2 gün devam edecektir. Bu aslında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da acil tıp konusunda yapılan en yüksek katılımlı değerli bir sempozyumdur. Yaklaşık 6 ay önce 1. Siirt Tıp Zirvesi'ni yaptık. 1500 katılımla. Bu aslında 2. Siirt Tıp Zirvesi niteliğindedir. 5 tane paylaşımız bulunmakta. Öncelikle Siirt Valimiz Sayın Ali Fuat Atik Bey'e teşekkür ediyoruz. Kızılay'a teşekkür ediyoruz. ATÜDER Başkanı Profesör Doktor Başar Cander'e teşekkür ediyoruz. Genç Girişimciler Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki en önemlisi Siirt Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi çalışanlarına, hemşirelerine, personellerine, hekimlerine teşekkür ediyoruz. Kongrenin sonunda öğleden sonra devlet hastanemizi bir heyet eşliğinde ziyaret edeceğiz ve oradaki eksiklikleri yerinde hocaların eşliğinde giderme fırsatı bulacağız. Konuşmamın sonuna geliyorum. Tabii değerli abim ATÜDER Başkanımız ve hemşerimiz Başar hocamızın bir hayali vardı. Biz aslında İstanbul'da değişik hastanelerde beraber çalıştık. Orada da hep bir arada bulunurken hep Başar hocamız derdi ki keşke Vefik hocam, ben de dahil keşke Siirt'imize gitsek hizmet fırsatı bulsak diye hep kendi aramızda konuşurduk geçmiş yıllarda. Tabi bunları söylerken hazır ATÜDER Başkanımız da buradayken ATÜDER Başkanımızdan tabi Siirt sağlık çalışanları için 2 önemli şey isteyeceğim burada hazır bulunurken onun da sözünü almak istiyorum. Devlet Hastanemizde ileri yaşam destek kursuna bu yıl bitmeden 2 ya da 3 sınıf şeklinde sertifikasyon programını açmalarını istiyoruz ve sponsor olmalarını istiyoruz. Tabii bu acil tıp kongresinde geleneksel haline getirip gelecek yılda biraz daha geniş katılımlı olmasını istiyoruz. Tabii bu tıp fakültesi hakkında küçük bir bilgi vereyim. Şu an 8 tane öğretim üyesi başlamış bulunmakta. 8 öğretim üyesi aramızda. Aralarından doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör hocalarımız var. Yakın zamanda da devlet hastanesi afiliyasyonuyla ve 400 yataklı ek hastane olmasıyla 850 yataklı eğitim araştırma hastanesine çevrilecek. Ve büyük bir başarı olan aslında tıp fakülteleri 3. 5. yılında öğrenci alırken biz 7-8 aylık süreçte ilk öğrencilerimizi aldık. Bunlardan sadece biri Siirtliydi. Diğerleri Manisa, İzmir, İstanbul, Bakırköy, Trabzon gibi diğer çevre şehirlerden gelmişti. Aslında benim de buraya gelirken hayallerim vardı yaklaşık Kasım ayında gelirken. Bu hayallerden biri bir an önce devlet hastanesinde eğitim araştırmaya çevirmek. Başka bir hayalim eğitim araştırma hastanelerinin içine uzman hekimlerimizle diğer sağlık personelleriyle birlikte doçent, profesör ve yeterli sayıda öğretim üyesi almak idi. Benim aslında bir hayalim de Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir an önce kalp ameliyatlarının, bypassların genç teyze ve amcalarımın yollarda uzak illere gitmeden burada tedavi görmesini sağlamak. Aslında benim bir hayalim var ilerleyen yıllarda organ nakillerini Siirt'te yapmak. Benim bir hayalim var, bir bebek ya da bir çocuk Siirt'ten Batman'a sevk edilirken Kurtalan ya da Beşir yoluna sıkıntılar çekmesin. Benim bir hayalim var, yoğun bakımda yatan bir çocuğun acısını burada Siirt'te memleketimize dindirmeyi istiyoruz. Benim bir hayalim var, ben olmasam bile bunlar gerçekleştiğinde yıllar sonra birileri bize, Sayın Valimize, diğer yetkililere Allah razı olsun diyebilmeleri. Bu nedenle burada şu anda bulunan katılımcılar aslında tarih adına yazdırıyorlar. Bunun farkında olsunlar. Çünkü
20 yıl önce, 10 yıl önce, 2 yıl önce hayal dediklerimiz bölgede en büyük, en yüksek katılımlı böyle kongrelerin olmasıyla aslında gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Herkese başarılı bir sempozyum diliyorum. Beni sabırla, dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Vefik Arıcı'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Siirt Sağlık Müdürü Doktor Sayın Erol Emre Ömür'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Atüdar Başkanımız Sayın Profesör Doktor Başar Candar Hocamız, ilimize başka illerden sempozyum için gelen değerli akademisyenler, il protokolünün değerli üyeleri, kıymetli basın mensupları ve sağlık camiamızın değerli çalışanları. Siirt Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Atüdar İşbirliği ile Kızılay Siirt Şubesi Siirt Genç Girişimciler Derneği katkılarıyla düzenlenen 25. Acil Tıp Yüz Sempozyumuna hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlimiz son 15 yılda ülkemizin sosyoekonomik düzeyin yükselmesiyle birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sisteminde de yeterince yatırımlardan faydalanmış, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde arzu ettiğimiz hedeflere ulaşılmaya çalışılmış olup, üçüncü basamak sağlık hizmetleri olarak da ilimizde tıp fakültesinin kurulmasıyla birlikte inşallah bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek duruma gelecektir. Bu yatırımların ilimize kazandırılmasına emeği geçen tüm valilerimize, milletvekillerimize, siyasilerimize ve devlet büyüklerine şükranlarımı arz ediyorum. Acil tıp uzmanlığı, tıp alanının en zorlu ve meşakkatli branşlarından birisi olup, hayatta en değerli varlık olan insanımızın acil, hayatı tehdit eden durumlarda yaşama tutunmalarını sağlayan çok önemli bir branştır. Bu uzmanlık alanında çalışanlarımızın bilgilerini yenilemek, dünyadaki konu ile ilgili tüm gelişmeleri anlatabilmek adına böyle bir sempozyumu düzenledik. Emeği geçen, katkı sunan tüm kurum ve şahıslara teşekkür ediyorum. Bugün bildiğimiz anlamda acil servisler ve acil tıp hizmetlerinin başlangıcı dünyada 1960 yıllarına dayanır. Türkiye'de acil tıbbın gelişimi 1993 yılında acil tıp uzmanlığının ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesiyle başlamıştır. Acil tıp ana bilim dalı kurulmadan önceki yıllarda merkeze bağlı olmayan araç telefonu ile ulaşılabilen gezici ambulanslar ile ve daha çok trafik kazaları için kullanılmış, sonrasında Ankara, İstanbul, İzmir'de 077 hızlı acil servis olarak kullanılmış, daha sonra da Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle şimdiki acil sağlık hizmetlerinin temelleri atılmıştır. 1993 yılında kurumsallaşmaya başlayan Türkiye acil tıbbı kısa süre içinde acil tıp öğretim görevlileri ve acil tıp uzmanlarının gönüllü katkıları ile dünyada takdir edilen ve takip edilen bir noktaya gelmiştir. İlimizde de acil tıp hizmetleri gelişimi benzer özellikler göstermektedir. Son 15 yılda ilimizde verilen acil sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'nın araç ve personel desteğiyle Türkiye standartlarında hizmet vermeye devam etmektedir. İlimizde il ambulans servisi başhekimine bağlı 19 istasyonda toplam 47 ambulans, 15 doktor, 72 acil tıp teknisyeni, 53 paramedik ve 44 şoför ile hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca bakanlığımızın son yıllarda uçak ambulans helikopter hizmetinin tüm vatandaşlara sunmasını takiben ilimizde hava yolu ile uzak illere hasta sevkleri yapılabilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nca hava ulaşımının sağlanmadığı durumlarda Sayın Valimizin destekleriyle 3. Tugay Komutanlığımızdan ve Alay Komutanlığımızdan her zaman askeri helikopter desteği sağlanmaktadır. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Hastanelerimiz bünyesinde ise 7 acil tıp uzmanı, 56 pratisyen hekim, 85 sağlık personeli olmak üzere 148 personel ile acil sağlık hizmetlerimiz devam etmektedir.
Ülkemizin acil tıp alanında yapmış olduğu atılımların ilimize de yansıdığı ve acil tıp hizmetlerinin iyileştiğini görmekteyiz. Gelişerek, ilerleyerek büyüyen acil tıp alanındaki en son yenilikleri, gelişmeleri inceleyeceğimiz, alanda uzman hocalar ve katılımcıların katkılarıyla 2 gün sürecek olan sempozyumun acil tıp hizmetlerinin geleceğine ışık tutmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Siirt İl Sağlık Müdürü Doktor Sayın Erol Emre Ömür'e teşekkür ediyoruz. Yemek molası göre. Mikrofonu tekrar alayım. Sayın arkadaşlarımız, Vali Beyimizin de vakti çok değerli ama kendisini uğurlamadan önce bu günün anısına bir plaket sunmak istedim. Buyurun Sayın Valimiz. Gidiyor. Nereye gidiyor? Hadi bir tane daha. Plaketini almak üzere Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Vefik Arıcı'yı sahneye davet ediyoruz. Çok sıkıntı plaket almayı. Masa diziyorlar, ne kadar başarılı var bakalım. Ha, öyle Yok. Fotoğraf çekilmesi de var, ne var? Araçlı işi tam fotoğrafçıları. Şimdi aşağı bir sefer Plaketini almak üzere hemşire Arzu Başkıran'ı sahneye davet ediyoruz. Bizim plaketlerimiz devam edecek ama şöyle protokolü göndermişken konuşmamın yarım kalan kısmını burada devam ettireceğim diyor ama öyle değil. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten daha anlatacak çok şey vardı.
20-25 dakikada sığdıramadık. Yani ama şunu söyleyeyim, burada hepinizi bir arada görmüşken acil tıpta neler yapılması gerekiyor, onları anlatacaktık. Vereceğimiz 2 tane önemli plaketimiz daha var. Bunlardan biri bu yıl herhalde 46. oldu. Duayen gazetecimiz var. Hepimizin yıllarca mücadelesini okuduğumuz Sayın Cumhur Kılıçoğlu hocamızı da buraya davet ediyorum. Cumhur amca buraya buyurabilir misiniz? Evet. Plaketini almak üzere Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür'ü sahneye davet ediyoruz. Son olarak Kızılay Başkanımız Sayın Nihat Altunç. Buradaysa plaket vermek için davet ediyorum. Buyurun. Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Vefik Arıcı'yı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Kadriye Yaşar Kart'a plaketini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Kadriye Hocam. Siirt İl Sağlık Müdürü Sayın Doktor Erol Emre Ömür'ü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Güven Pektemur'a plaketini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Katılımları ile bizleri onurlandırdıkları için başta Sayın Valimize ve değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi 15 dakikalık ara, 15 dakika aradan sonra sempozyuma geçiyoruz.
ikiye ayrılır. Birincisi birincil bakı, ikincisi ikincil bakı. Birincil bakının amacı hayati tehdit oluşturabilecek durumları tespit edip hemen tedavisine başlamaktır. Birincil tedavi A, B, C, D, E, F, G şeklinde gitmektedir. Son ATLS'de bu sıralamada bir değişiklik olmamıştır. Bir travma hastasıyla karşılaştığımız zaman ilk yapmamız gereken hastanın hava yolu güvenliğini sağlamaktır. Hastanın hava yolu güvenli değilse hasta entübe edilir. Kılavuza göre travma hastaları bazen ilaç kullanmadan entübe edilebilir. Ama özellikle kalp refleksi pozitif olan hastalar sedasyon ve paraliz ilaçları kullanarak entübasyon edilmelidir. Biz buna hızlı seri entübasyon diyoruz. Hızlı seri entübasyon hazırlık, preoksijenasyon, sedasyon, paralizi ve entübasyon basamaklarından oluşur. Entübe ederken son zamanlarda videolarengoskopi çıkmıştır. İlk defa 10. ATLS'de videolarengoskopinin ismi geçmiştir. Özellikle servikal travması olan hastalarda servikal sirkülasyon sağlamak için entübasyon sırasında videolarengoskopi kullanımı önerilmiştir. Travma hastalarında vertebra fraktürü veya spinal kord hasarından şüpheleniyorsak hastayı hareket ettirmiyoruz. Ve daha sonra erken dönemde konsültasyon istiyoruz. B. Solunum muayenesi. Solunum muayenesinde ilk önce hastanın solunumun hızına ve kalitesine bakıyoruz. Daha sonra her iki hemitoraks eşit havalanıyor mu, yardımcı solunum kaslarını hasta kullanıyor mu diye bakıyoruz. Solunum muayenesinde ölümcül altılı dediğimiz 6 tane hastalık vardır. Bu hastalıkları erken zamanda ya tanısını koyup hemen tedavisine başlıyoruz ya da ekarte ediyoruz. Bu hastalıklar hava yolu obstrüksiyonu, tansiyon pneumotoraks, masif hemotoraks, açık pneumotoraks, kardiyak tamponat ve flail chest'tir. Son ATLS'de flail chest yerini trakeobronşiyal yaralanmaya bırakmıştır. Basit pneumotorakslar, yelken göğüs, kod fraktürleri gibi hastalıklar ikincil bakıda tanımlanması gereken hastalıklar olarak tariflenmiştir. Basit pneumotoraks olan bir hasta, pozitif basit entübe ise pozitif basit solutulması durumunda basit pneumotoraksın tansiyon pneumotoraksı ilerleyebileceği unutulmamalıdır. Tansiyon pneumotoraksın birincil tedavisi iğne trokotomidir. İğne trokotomi mitklavikuler hat ikinci interkostal aralıktan yapılıyordu. Son ATLS'de ikinci interkostal aralık, beşinci interkostal aralığa çekilmiştir. Bunun sebebi olarak da tansiyon pneumotoraksın asıl tedavisi göğüs tüpüdür. Göğüs tüpü 5. interkostal aralıktan takıldığı için iğne trokostomide 5'e çekilerek hastanın akciğerlerinin birden fazla travma alması engellenmiştir. Çocuklarda 2. interkostal aralık önerisi devam etmektedir. C. Dolaşım. Hastanın özellikle eksternal odaklardan kanaması varsa tamponize edilir. Daha sonra hastanın şokta olup olmadığı, şoktaysa şokun hangi evresinde olduğuna bakılmalıdır. Travmalı bir hasta şokta ise aksi ispat edilinceye kadar bu hasta hipovolemik şok olarak kabul edilir. Şokun evrelerine bakılırken hastanın tansiyonuna, nabzına, bilincine, kanama miktarına bakılır. Ama son ATLS'de bu parametrelere yeni bir parametre eklenmiştir. Bu baz defisitidir. Baz defisiti kan gazından bakılır. 0 ile -2 ise şok evre 1, -2 ile -6 ise şok evre 2, -10'un üzerinde ise şok evre 4 olarak kabul edilir. Hastanın şokun hangi evresinde olduğuna karar verirken tek bir parametreyle değil, birçok parametreyle ortaklaşa karar vermek gerekir. Şoktaki hastanın yönetimi esnasında kan basıncındaki artış, şoktaki iyileşmenin bir göstergesi olarak kullanılmamalıdır. Son ATLS'de agresif sıvı tedavisi önerilmemektedir. Çünkü yapılan çalışmalar göstermiş ki
Travma hastalarına 1,5 litreden fazla klosteroid verildiği zaman mortaliteleri artmıştır. Bunun yerine 1 litre klosteroid tedavi, daha sonra da kan ürünlerine geçilmesi önerilmiştir. 1 litre klosteroid tedavi, 1 litre S, 1 litre TDP şeklinde son ATLS'de sıvı resütasyonu önerilmiştir. Masif transfüzyon tanımı son ATLS'de değişmiştir. Aslında değişmemiştir, eklenme yapılmıştır. Önceden masif transfüzyon deyince 24 saatte 10 ünitenin üzerinde eritrosit ihtiyacını tanımlarken son ATLS'de buna ek olarak 1 saatte 4 üniteden fazla eritrosit ihtiyacı eklenmiştir. Antiplatelet ya da antikoagülan kullanan hastalarda kontrol altına alınamayan kanamanın olması halinde trombosit transfüzyonu uygulanmalıdır. Travma hastası ilk 3 saatte geliyorsa traneksemik asit başlanması, eğer hastaneye gelmeden traneksemik asit verilmişse hastanede 8 saatlik infüzyonun sürdürülmesi önerilmektedir. D. Kısa nörolojik muayene. Travma hastalarına ilk bakıda kısa nörolojik muayene yapıyoruz. Kısa nörolojik muayene yapmanın en iyi yöntemlerinden birisi de Glasgow Koma skalasına bakmaktır. Glasgow Koma skalası 3 parametreden oluşur. Gözler, verbal ve motor yanıt. Son ATLS'de Glasgow Koma skalasına eklenme yapılmıştır. Non-testable ifadesi eklenmiştir. Örneğin hasta konuşamıyor, travma hastası olarak bize geldi ama hastanın konuşmasını bekliyoruz. Hani bunu önceden böyle bir eksiklik vardı, son ATLS'de konuşamadığı için non-testable olarak değerlendiriyoruz. Kafa travmasının sınıflandırılması değişti. Minör yerine hafif kafa travması kullanıldı 2018 ATLS'de. Kafa travması hafif, orta ve ciddi derece kafa travması olarak 3'e ayrılıyor. Bunu Glasgow Koma skalasına bakarak karar veriyoruz. Kafa travmalarında nöbet profilaksisi önerilmemektedir. Bunun sebebi olarak da antikonvülsanların beyin iyileşmesini engelleyebildiği söylenmiştir. Hastalara üretral sonda takarken daha önceden bizler rektal tüşeyle prostat bezinin palpasyonunu yaparak üretranın yaralanıp yaralanmadığına karar veriyorduk. Son ATLS'de ilk bakıdan prostat bezinin değerlendirilmesi kaldırılmıştır. Kas iskelet travmaları. Açık kırıkları olan tüm hastalar en kısa sürede intravenöz antibiyotiklerle kilo bazlı dozlama kullanılarak tedavi edilmelidir. Açık kırığı olan tüm hastalara antibiyotik olarak birinci kuşak sefalosporinler önerilmektedir. 3 saatten fazla antibiyotik uygulamasının gecikmesi durumunda hastanın enfeksiyon riski artar. Termal yaralanmalar. Daha önce yanık hastalarda sıvı resütasyonunda ATLS'de 2-4 ml çarpı vücut ağırlığı çarpı yanık yüzdesi geçiyordu. Son ATLS'de bunu çocuk ve yetişkin diye ikiye ayırdılar. Çocukları 3 ml çarpı vücut ağırlığı çarpı yanık yüzdesi olurken yetişkinlerde de 2 ml çarpı vücut ağırlığı çarpı yanık yüzdesi olmuştur. Elektrik yanığıyla gelen tüm hastalarda ise 4 ml çarpı vücut ağırlığı çarpı yanık yüzdesidir. Sıvı resütasyonu hastanın fizyolojik parametrelerine göre ayarlanmalıdır. İdrar çıkışına göre verilecek sıvı miktarı belirlenebilir. Erişkin idrar çıkış hedefi 0,5 ml bölü saatken çocukta idrar çıkış hedefi 1 ml bölü kilogram bölü saattir. Taşikardi, yanık hastalarının sıvı ihtiyacını belirlemede kötü bir belirteçtir. Pediatrik travmalar. Pediatrik travmalarda iğne torokosentezinin ikinci interkostal aralık önerisi değişmedi. Yine yetişkinlerde olduğu gibi agresif tedavisi önerilmiyor. Çocuklarda da 20 mg bölü kilogram klosteroid tedavisi, 10-20 mg bölü kilogram S ve TDP olarak belirlenmiştir. Çocuk hasta entübe ise ve aniden kötüleşiyorsa don't be dope anımsatıcısını kullanırız. Buradaki dop çocuk hastaların trakeası kısa olduğu için entübasyon tüpü çıkabilir. Entübasyon tüpü dar olduğu için salgılarla tıkanabilir. Çocuk hastalarda pozitif basıncın
barotravma etkisiyle tansiyon premotoras gelişme ihtimali daha yüksektir ve son olarak da ekipman arızası oluşabilir. Teşekkür ederim. Bu da Erzurum çift temennilerden bir görüntü. Teşekkür ederim. Buradan alabiliriz. ATRS ile ilgili hekim arkadaşlardan, hemşire arkadaşlardan varsa soru alalım veya katkı. Yoksa ikinci oturumu başlayacağız. Cumhur abim var mı soru? Teşekkür ederiz Selahattin Hocama. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kardiyopulmoner Resuscitasyon adlı konuşma yapmak üzere Sayın Hocamız Profesör Doktor Başar Candar Hoca'yı kürsüye davet ediyorum. Tekrar merhaba. Şimdi tabii ki zamanın ne kadar değerli olduğunu bugün biraz daha anladık. O yüzden zamanı mutlaka düzgün kullanmamız gerekiyor. Ancak şunu da ifade etmem gerekiyor ki hiçbir şekilde zamanı satın alamıyoruz değil mi? Hiçbir şekilde. Saniyeleri geriye getiremiyoruz. Zamanın en değerli olduğu anlardan birinden bahsedeceğiz. Bir insanın kalbinin durduğu andan bahsedeceğiz. Nefes alamadığı zamandan bahsedeceğiz. Şimdi yapılacak bu müdahale o kadar önemlidir ki insanı ya hayata bağlayacaktır ya da hayatın sonu olacaktır. Şimdi siz bu konuda üzerinize düşeni düzgün yapmak zorundasınız. Biz sağlıkçı olarak bunu yapmak zorundayız. Ama daha önemlisi belki de olması gereken şu. Sağlıkçılar dışında birçok birimin de bunu yapabilmesi gerekiyor. Mesela itfaiyeciler, öğretmenler, polisler, basın mensupları, futbolcular vesaire. Neden? Çünkü kalbiniz durduğu anda, bir insanın kalbi durduğunda, çalışmadığında, kalp pompalamadığında ilk 4 dakikada geri dönerse sorunsuz geri döner. 10. dakikadan sonraki dönüşler hasarlıdır. 4 ile 10 arası çok kritiktir. Şimdi bütün dünyada en ideal şartlarda bir ambulansın hastaya ulaşma süresi, mesela Siirt için söyleyelim, 112'nin başındaki kim vardı hocam? 112'nin başında? Kaçtı mı? 112'nin başındaki? Yok. Sayın Müdürüm, ulaşma ortalaması ne Siirt'te? Kaç? Vay! İlk defa böyle bir cevap aldım. 2 dakika. Harikaymış. Konuşmayı değiştirmem gerekiyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Normalde dünyada en iyi ortalama 6 dakikadır. 6 dakikadır. Yani Siirt dünya gibi görünmüyor yani. Dünyada en iyi ortalama 6 dakika. Ama şimdi İstanbul, İzmir vesaire düşünün. 15 dakikadan önce, 20 dakikadan önce ulaşmanız mümkün değil. Evet. Kalpten yürüyor bu. Hocam, yani Siirt'te gerçek bir demokrasi var. Bak adam müdürü düzeltiyor. Daha ne yapsın yani? Vallahi bu kadar cesaret, tebrik ederim müdürümüzü. Adam bizi düzeltiyor. Ya yok, biz ulaşmayı seviyoruz. Ulaşma süresi, ben de çok hayret ettim. 2 dakikada, yani Siirt'te ayrı bir ödül verir. 10 dakika, bak 10 dakika. En iyisi 6 dakika, en iyisi. Zaten bizim 4 dakikamız vardı. O zaman ne oldu? Şimdi o zaman şu var, bakın. Önümüzde modeller var. Yapılması gereken şey şu. Bir cümle, bu cümle bana ait. Sayın Güven Hocam, bak bu cümle tarihe geçen bu cümle. Kalp masajı vatandaşlık görevidir. Kalp masajı nasıl diğer vatandaşlık görevleri varsa kalp masajı da vatandaşlık görevi olacaktır. Başka türlü bu işi çözemeyiz. Nitekim Amerika'da, Chicago'da falan bunu yapmışlar. Ama gel gör ki bizim en deneyimli, bilmem kaç tane diploması olan bazı uzman hocalarımız dahi temel yaşam desteğini yaparken yanlış yapıyor.
Yani bunu o yüzden gerçekten hani diyorlar ya deprem seferberliği, biz de bir CPR seferberliği oluşturmamız lazım. Bu kadar önemli yani CPR. Peki nasıl yapacağız? Burada bir tarihçe var. Hemen kısaca içe bak, ilk başarılı göğüs masajı 1903'te, ilk başarılı defibrilasyon 1942'de falan. Burada biz genelde ilk orada dediğimiz, onları ilk defa duyacağım. Özellikle öğrenci arkadaşlarımız var. Kılavuzları takip ederek bunları yapıyoruz. Peki ne yapacağız? Bunu anlatacağız. Bunların çoğunu çok duymuşsunuzdur. Ama özellikle bakın şimdi bizim çok tecrübeli genel sekreterimiz var. Orada telefona bakan. Becet Hocam. Bu şeye gelen, salona girerken ne hissettin? Ben duyuyorum. Yani nereye baktın önce? Nereye baktın? Arkaya baktı kalabalığa. Şimdi şunu soracağım. Bu soruyu bilene ödül vereceğiz. Ödül büyük olsun. Otomatik eksternal defibrilatör nerede bu salonda? Otomatik eksternal defibrilatör nerede? Bilene ödül vereceğim. Yok. Peki var mı otomatik eksternal defibrilatör? Muhtemelen yok. Ama bakın defibrilasyon kaçta başlamış? 1979'lardan bahsediyoruz. Bir insan eğer kalbi durduğunda kurtulacaksa otomatik eksternal defibrilatörle kurtulacaktır. Yani ona vesile olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu dersin başında bir şeyler anlatacağım, ortasında bir şeyler ama sonunda şuraya bitecek. Eğer bir insan kurtulacaksa iki şeyle kurtulur. Bir, düzgün masaj yapacaksınız, kalp masajı. İki, defibrilatör çalışacak. Elinizin altında olacak. Ama gel gör ki bu salonlarda, otellerde, AVM'lerde, stadyumlarda olması gereken otomatik eksternal defibrilatörler yok. Bu yüzden de bu müdahaleler zamanında yapılmayabiliyor. Bakın az önce bahsettiğim 0-4 dakika beyin hasarı reversible, 10 dakikadan sonra irreversible'dır. Burada herkes sağlıkçı. Eğer bir insanın kalbi durduysa 4 tane ritim vardır. Bakın 4 tane. Bunlardan kısaltmalar var bakın. Bu şöyle göstereyim. Ventriküler fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşikardi, asistoli ve nabızsız elektriksel aktivite. Bunları bilmemize gerek yok. İlk basamada özellikle şey için söylüyorum, öğrenci arkadaşlar için söylüyorum. Ama bu 4 durumda olan hastaya 2 şey lazım. Bak yaptığımız 2 uygulama var. Biri temel yaşam desteği, diğeri ise ileri kardiyak yaşam desteği. İşte temel yaşam desteğini vermek için doktor olmana, hemşire olmana, ebe olmana, bilmem ne olmana gerek yok. Bunu öğrenmiş olmana gerek var. Ve bunu öğrenmek zorundayız. İleri kardiyak yaşam desteği ise bizim donanımla yaptığımız işlemler. Hastanede, ambulansta vesaire. Onları da sağlıkçıların çok iyi öğrenmesi lazım. Bunun bir sıralaması yok, onu söyleyeyim. Yani önce o önce falan değil. Dolayısıyla temel yaşam desteğinde ortakız. Ama temel yaşam desteğinde normalde hiçbir şekilde donanıma ihtiyaç yoktur. Ancak bir tane istisna vardır yıllardır. Nedir o istisna? Az önce söylediğim otomatik eksternal defibrilatör. İkinci bir istisna ise 2015'te ilk defa kılavuza girdi. Bir ilaç girdi. Bir ilaç. Nedir o ilaç? Naloksan. Onu da anlatacağım. Tamam mı? Normalde bunlar dışında, bunları da kim yapacak? Herkes yapacak. Eğitim alan herkes yapacak. Sorularınızı alırız. Tamam mı? Geçelim. Eğer siz başarılı olacaksanız 2 şey lazım size. 1, düzgün masaj yapın. 2, defibrilatöre ulaşın. Bu 2 şey başarıyı getirecektir. Diğerleri hepsiyle. Tabii şunu söyleyeyim. Temel yaşam desteğinin ilk basamağı güvenliktir. Bu konuda şaibeli bir topluluğuz. Şaibeli uygun olmadı. Nasıl denir? Bilemiyorum. Kelimeyi çıkartamadım. Şaibeli olmuyor. Neyse gelir şimdi birazdan anlatırken. Şöyle oluyor. Yani mesela diyelim ki örnek verelim. Trafik kazası oluyor. TEM İstanbul biliyorsunuz. Kazayı yapanlar kurtuluyor. Ama yardıma gidenler ölüyor. Önce güvenlik. Boğulma vakası oluyor. Biri suda boğulurken 2 kişi boğuluyor. 3 kişi kurtarmaya atlıyor, o da boğuluyor. Yüzmeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Niye atladın? Belli değil. Elektrik çarpması. Bakın boğulma bir aileden 7 vaka Şile'de duydum. Bir ailede bir kişi atlamış, onu kurtarmak için giden 7 kişi boğulmuş. 7 kişi. Güvenliğin önemini anlatıyorum. Mesela burada birisi düşer. Orada, burası demeyelim. Ne olacak?
Az önce müdür bey düzelten arkadaş, evet siz. Size bir soru. Şurada birisi düşse nereye bakarsınız? Ne yaparsınız? Arkada, en arkada. Yanına koşarsın. İşte bu cevabı arıyorum. Bu yanlış cevap. Yanına koşmak. Yanına koşmuyoruz. Bir yere bakıyoruz. Nereye? Etrafa bakıyoruz. Neden? Başkası var mı? Başkası gitsin. Öyle değil tabii. Etrafa niye bakıyoruz? Güvenlik. Ya bu adamın başına ne geldi? Kurşunlandı mı? Vuruldu mu? Başına bir şey mi düştü? Ben oraya niye koşayım? Ama işte damarlarımızda bir kan bizi koşturuyor. Onu durdurmakla, bir dakika, önce güvenlik, bunu sağlamamız lazım. Bu dersi Trabzon'da anlatmıştım. Trabzon'da dedim ya, kardeşim siz özellikle dikkat edeceksiniz. Çünkü bir gazetede bir haber çıkmıştı hocam. Bankayı soymaya giden 4 silahlı kişi 18 silahlı müşteri tarafından etkisiz hale getirildi. Yani burada bilmiyorum ne kadar ama onun için bu silahlar bu kadar yaygınken ya bir dakika nereye koşuyorsun diye bakmak lazım değil mi? Onun için önce güvenliği sağlayacağız, tamam mı? Önce güvenlik. Şimdi bir de başkası da müdahale ederse çok hevesli olmayın boşver. Başımız ağrıyor sonra. Şimdi daha ne yapıyoruz? Sonra kazazedeyi değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Omuzundan sarsarak iyi misin değil misin vesaire. Sonra acil tıp sistemini aktive ediyoruz. Acil tıp sistemi nedir? 112. Hastanede acil tıp sistemini aktive eder miyiz? Ediyor musunuz? Tabii ki ediyoruz. Ne yapıyoruz? Mavi kod. Çünkü tek başına yapılacak bir şey değil bu. Acilde aktive ediyor musunuz? Nasıl? Evet, acilde de restorasyon odasına arız geldi mesela. Bakın ben kaç yıl, mesela 30 yıllık doktorum, o kadar aldım, asistan var, hoca var, uzman var. Ya yine de bir bakıyorum, hastayla ben baş başa kalmışız restorasyon odasında. Böyle bir şey oluyor değil mi? Şanssızlık oluyor değil mi? Peki o zaman ne yapacağız? Aktive edeceğiz. Neyi? Ekibi aktive edeceğiz. Ekibi nasıl aktive ediyoruz? Genelde bağırarak ediyoruz değil mi? Sonuçta gelin falan, arist var. Bir şekilde aktive olacak ekip yani. Tek başına yapılacak iş değil. Onu yaptık. Ondan sonra ABC'yi değerlendiriyoruz. Yani hava yolu ne durumda? Nefes alıyor mu? Dolaşım var mı? Dolaşımı mesela polise, itfaiyeciye, diğerlerine söylemiyoruz. Dolaşım olup olmadığını kontrol et diye. Kim yapıyor? Sağlıkçılar. Bu eğitimi alanlar. Dolaşımı nereden kontrol ediyor? Karotisten. Karotisten 10 saniye içinde nabız var mı yok mu diye bakıyoruz. Bilmiyorsan hiç yapma. Önemli değil. Önemli olan solutma. Sonra da kafamızda hep şu soru işareti. Nedir o soru? Kafamızda deli bir soru var. Ne o? Defibrilatör nerede? Defibrilatör nerede? Bu hasta kurtulacaksa defibrilatörle kurtulur. Tabii defibrilatör böyle korkutmasın sizi. Şok uyguluyoruz hastaya, tamam mı? Öneri sınıflarını geçiyorum, bu bizi ilgilendirmiyor. Bakın kardiyak aristler çok ciddi bir ölüm nedeni. Bak şurada bir istatistik önemli. Hastane dışı kardiyak aristlerin %70'i evde, %50'si şahitsiz. Dolayısıyla ya siz kurtaracaksınız o adamı, 112 gelinceye kadar bir şansı olabilir tabii ama hastane dışı kardiyak aristler taburculuk %10. Sizce bu iyi bir rakam mı? %10. %10 iyi mi? Bakış açısına göre değişir. Aslında fena sayılmaz. Düşün ki mezarlığa gittin, 10 kişiden biri kalkarsa iyi değil mi yani? Bir kişi kurtardı. Ama öyle değil. Bu arist vaka yani. Arist vaka. Bir tane de dönse iyidir. Bakın 4'te ne yapıyor? 4'te 1'e kadar çıkıyor. 4'te 1'e kadar. Nerede? Hastane içinde. Başka nasıl var? Şöyle ilerleyeyim. Bir istatistik daha vereceğim. Bakın şurası. Erişkin TYD etkili uygulanıyor. Bak TYD etkili uygulandığında VF'ye bağlı hastane dışıdır. Şahitlik sağ kalım %50 bakın. 2 kişiden birini kurtarabiliyoruz. Neyle? Temel yaşam desteğiyle. Temel yaşam desteğini buradaki herkesin yapabilmesi gerekiyor. O kadar önemli. Geçelim. Sayın Başkanlar beni uyarırsanız biliyorsunuz zaman konusunda biraz aşabiliyor konuşmam. Evet. Ben ayarlayacağım. Şimdi burada tabii ki işlemlerin erken yapılması çok önemli. Kanı düzeylerini geçiyorum. Bakın 2 tane yaşam zincirimiz var. Burada bu hastane dışındaki kardiyak arist yaşam zinciri. Hemen telefona sarılmamız gerekiyor. Telefonla uyarmamız gerekiyor. Sonra masaj, sonra defibrilatör. Şimdi bakın telefonla 112'yi arayacaksınız. Bunun bile bir usulü var. Mesela şu Zeynep Hanım'ın yanında oturan ve bana bakan, evet 2. sırada tam göz göze olduğunuz erkek arkadaş. Evet siz.
Arkaya dönüp 112'yi ara der misiniz? Kime söyleyeyim? Mesela bir 112 aranacak, dışarıdayız. Efendim? Yok sen varsın. Evet, sen arkadakilerle söyleyeceksin. Şöyle hemen uzatmayayım. Şimdi normalde dönüp ya 112'yi ara demiyoruz. Ne yapıyoruz? Birini seçiyoruz. Diyoruz ki sen 112'yi ara. Betimliyoruz. Bu bile önemli. Tabii arkaya döndün. Betimleyici özelliğim şimdi olma. Mesela orada 3 kişi aynı formayı giymiş. Diye dersen lacivert formalı ara desen olmaz. Ortaya konuştun oldu. Ne olacak? Mesela hiç olmayan bir betimleme özelliği göreceksin. İşte kırmızı kravatlı siz arar mısınız diyeceksin. Mesela örnek diyorum. Tabii bu betimleyici özelliğin şey olmaması lazım. Rahatsız edici olmaması lazım. Mesela arkaya dönüp hey şişko sen ara dersen adam aramaktan vazgeçer. Sizin üzerinize yürür. Onun için betimleyici özelliğin şey olmaması lazım. Rahatsız edici olmaması gerekiyor. Bunlar hastane içinde bakın ne yok? Ambulans yok. Gözetim var. Tamam mı? Buna da devam edelim. Şöyle hızlanalım. Mobil telefon. Evet 112'yi arattık. Şimdi mobil telefon kılavuza girdi. 2 şekilde girdi. Bak 1. Hoparlör tuşunu kullanın. Niye? Eğer tek başınayken masaj yaparken konuş. Zaman önemli. Tamam mı? Hoparlör tuşunu kullanarak ara. Bu da önemli bir süreç. Burada yine son cümle önemli arkadaşlar. Bakın üzerine duracağımız 112 çağrı operatörünün yönlendirdiği KPR, kardiyopulmoner resüsitasyon. 112'nin. Bu ne demek? Bakın şu çok önemli. Sizi birisi aradı. 112'desiniz ya da evdesiniz. Doktorsunuz, sağlıkçısınız. Birisi aradı dedi ki ya bu adam nefes almıyor. Kalbi durdu herhalde. Ona masaj yapmayı öğretip telefonda masaj yapmasını söylüyorsunuz. Bak solutmuyorsunuz. Soluk ver demiyorsunuz. Sadece masaj yap diyorsunuz. Ellerini birleştir, masaj yap. Telefonla anlatıyorsunuz. Tabii bu ileride görüntülü telefon vesaire olacaktır. Geçelim. Şimdi burası da önemli. Bakın burası. Ne yapacağız? Hastaya dikkat ettik, baktık, sarstık. Dedik ki bu adam nefes almıyor. Bu adama masaj yapmamız lazım. O zaman masajı nasıl yapıyoruz? Bakın yıllarca ABC idi değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? CAB. CAB ne demek? Masaj yap. Çünkü kalp masajıyla kurtulacak. Masajı nasıl yapıyoruz? 30 masaj 2 solunum. 30 masaj 2 soluk şeklinde bunu devam ettiriyoruz. Yeterli hız ve derinlikte bası. Eğer siz başarılı olacaksanız masajın kalitesiyle ilgili bir şey. Eğer kalp masajı güzel yaparsanız, öğrenirseniz mutlaka hastaya daha fazla faydalı olursunuz. Bu kalp masajında teknik çok önemli. Bakın normalde çok genç bir kitle var değil mi? Bu genç kitle bize geliyor. Mesela intörken genç mi insanlar? Gençtiler. Masaj yaptırıyoruz değil mi? Nerede 2 dakika? 30. saniyede tükeniyor. Niye? Kondisyon yok. Masaj yapacaksın 5 dakika 10 dakika kondisyon olması lazım. Spor yapmak lazım. Teknik önemli. Bazen bakıyorsun çok iri yarı biri düzgün masaj yapamıyor. Ama çok genç genç diyorum. İnce, zayıf biri çok daha güzel bir teknik. Yani futbolla örnek verirsek burada bilek hareketleri çok önemli. Mesela Alex gibi olacak, Melo gibi olmayacak yani öyle düşünün yani. Tekniği iyi kullanacak yani. Önerilen göğüs bası hızı en az 100, en fazla 120. Genişlemesine izin vereceğiz. Tamam mı? Bunun dışında en fazla 5 santim çöktüreceğiz. En az 5 santim, en fazla 6 santim çöktüreceğiz. Bakın bir de ilaç girdi demiştim ilk defa, naloksan. Naloksanı kime veriyoruz? Naloksanı şunlara veriyoruz. Herkese değil. Bu son zamanlarda popüler olan bir film vardı. Abdullah sen biliyor musun? Türk filmi popüler olan 2-3 ay önce falan. Nereden bileceğim diyeceksin o kadar şey. Müslüm vardı değil mi? Müslüm. Onun gibi. Bakacaksın. Yani mesela kolunda jilet izi var. Veya uyuşturucu, o ayrı yani jilette başka. Uyuşturucu kullandığına dair bir şey var. Veya başka bir senaryo. Adam ilaç içmiş. Sonra arız. Nereden biliyoruz? Etrafında ilaçlar var. Bu insanlara naloksan yapmamız gerek. Peki naloksanı itfaiyeci de yapacak mı? Polis de yapacak mı? Evet yapacak. Öğrenecek ve yapacak.
Ben bunu anlatınca diyor hocam naloksanı biz bulduk mu ki memlekette? Öyle bir zorluğu da var. Ama naloksan özellikle batıda bu çok yaygın olduğu için onlar kılavuza koydu. Biz o kadar hani o ilaç arestleri çok yaygın olmayabilir, onu da söyleyelim. Bakın burada heykel ne demek? Halktan kurtarıcı. Yani sağlıkçı olmayanlar için kılavuzumuz var. Fark ne? Karotize nabıza bakmıyor halktan kurtarıcılar. Direkt nefes almadığını düşünüyor, masaja başlıyor. Ne olacak? En fazla ya, yapma diyecek adam yanlış başladığında. Bir de bir yumruk atabilir tabii, onu da göze alacaksınız. Evet. 30'a 2 dedik. Hep kafamızda defibrilatör gelecek mi? 100'e 120. Bunları söylüyoruz. Naloksanı söyledik. Bu sağlık personelinde SP görüyorsunuz. Farkı şu, karotizden nabzı kontrol et, masaja başla, defibrilatörü bekle. Bu şekilde. Göğsün gevşemesine izin vermemiz lazım. Kesintilere ara vermeyeceğiz. Bu da bütün anlattıklarımın algoritması da burada duruyor arkadaşlar. Bu slaytları alabilirsiniz. Şimdi bunların ayrıntıları var slaytlarda. Tabii bunlar bizim konumuz değil, artık geçiyoruz. Yani hızlı geçmek zorundayız. Son bir şey söyleyeceğim. Burada önemli bir slayt var. Yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler. Bakın burada bu ikisi net olarak karşınızda. Az önce anlattıklarımı tarif ediyor. Defibrilatör programı, bak halka öğretiyorlar bunu. Bizim de bunu mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Bu otomatik bakın bu ne? Buradaki cihaz nedir? Otomatik eksternal defibrilatör. Bir de ne var? Masaj cihazı var. Bu ne işe yarıyor ikisi bir arada? Bu nedir? Evet, elini kaldıran arkadaş var. Niye ikisi bir arada? Kampanya yapılmış. Duyamıyorum. Ondan değil. Tamamen değişik bir düşünce tarzı. O değil. Şey dedi. Bu drone. Drone arkadaşlar. Arrest oldu. Haber verdiniz. Ambulans gelmeden drone gitsin. Drone ne olacak? Masaj ve defibrilatörü birlikte yapacak. Yani bu aşamadayız. Ambulans yerine drone yollayacağız. Bu aşamadayız. Tabii karşıda bunun da eğitimini bu dünyada bu aşamadayız tabii. Türkiye'de o drone'un başına ne gelir havadayken o bir tane taş mı atar, diğeri yakalamaya mı çalışır? Onu bilemem ama bu ilerinin şeyi bu. Şimdi ders bitti sayılır. Temel yaşam desteği. Hocam İK7'den bir şey göstereceğim sadece. Bakın ritimler, özellikle öğrenci arkadaşların göz aşinalığı olsun. Şu iki ritimde şok uygulanır. Az önce bahsettiğimiz bu ritimleri gördüğünüz zaman monitörde ileri kardiyak yaşam desteğine geçtik. İleri kardiyak yaşam desteğinde artık sağlıkçı yapar. Bunu başkası yapamaz. Eğitim almış sağlıkçı yapar. Burada şu iki ritimde şok uygulanır. Şu iki ritimde şok uygulanmaz. Bakın, ventriküler fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşikardi. Diğer ikisinde şok uygulanmaz. Ama bir yerde şok uygulanıyor. Ben zamanında bir ara Zeynep Hoca'ya bile sordum, o zaman bilemedi. Ya bu şok nerede uygulanıyor dedim. Sadece bir istisna var dedim. Kimse aklına gelmedi. Dizilerde başka bir yerde bu şoku uyguladıklarını göremezsiniz. Yani dizilerde ne kadar söylüyoruz ya vazgeçin şok buralara uygulanmaz. Asistoliye şok uyguluyorlar. Böyle bir şey yok. Sadece şu ikisine şok uygulanacak. Oksijen mümkünse verelim. Entidal karbondioksiti ölçelim İK7'de. Ambuyla yaptığımızda İK7'de önemli bir şey var. Hastayı entübe edeceğiz ya da ambuyla solutacağız. Bu durumda 30'a 2 iptal oldu. Onun yerine ne oldu? Dakikada 100 masaj yap, dakikada 10 solut. Bu artık biraz daha kursunu görmemiz gereken bir şey. Tüpün yerini mutlaka doğrulamamız lazım. Emin olmamız lazım. Bakın emin olmazsanız tüpü ösofagüste bırakırsınız. Adam belki kurtulacaktı, siz batırdınız adamı. Onun için buna çok dikkat edeceğiz. Tüpün yerini, ya ben çok tecrübeliyim, bakmama gerek, öyle bir şey yok. Entidal karbondioksit, ultrasonografi, bunları yapacağız. Algoritma, bunları inceleyin bakın arkadaşlar. Bu durumlarda şok yapıyoruz. Şoktan sonra masaj yapıyoruz. 2 tane önemli ilacımız var. Epinefrin ve amiodaron. Amiodaronla birlikte lidokain. Yani şok, masaj ve 2 ilaç. Epinefrin
Amiodaron. Amiodaron muadili lidokain. Tamam mı? Başar hocam toplayabilirsek. Tamam, bitti hocam. Bunlar CPR'dan sonra bir de şunu söyleyeceğim. ECMO'dan intrasöz yol, damar yolunu açamadık. İntrasöze geçmemiz lazım. Ne kadar sürede? 90 saniye veya 3. Uğraşmayın. Ya damar yolu açılmıyor, o zaman intrasöz. Bilmiyoruz ki, o zaman öğreneceğiz, tamam mı? Hipnotik tedaviye geçiyorum. Yumruk atmıyoruz. Asistoli varsa ne yapıyoruz? Masaj yapıyoruz. Ve adrenalin veriyoruz. Hepsi bu kadar. Tabii bunu biz 2 gün kurslarda öğretiyoruz. Sayın Dekanım istedi. Kurslarda bunu mutlaka öğretmemizi ya biz de bu konuda bir kursu burada vermeyi isteriz. Bakalım, ama 2015 kılavuzunda çok önemli bir şey daha yazıyor. 6 ayda bir bu eğitimlerin tekrarlanması gerekiyor. Ben burada bitiriyorum hocam. Soru katkı olursa da yani onu açıyoruz tabii. Buyurun sayın hocam, benim bu kadar. Benden bu kadar. Evet, bu güzel sununuz için Başar hocama teşekkür ediyoruz. Şimdi tek hareketli mikrofonumuz var. Eğer sorusu olacak olan varsa biraz öne gelerek yüksek sesle sorusunu sorarsa birkaç soru alabiliriz. Özellikle öğrenci arkadaşlarımız da var aramızda. Onlar da evet, buyurun. Hocam, koares genişliğinde ventriküler fibrilasyonda amiodaron ilacını ikinci şoktan sonra ne için veriyoruz biz? Hani şok uygulamasından hiç bahsedilmedi de. Bir daha söyle hocam. Amiodaron ilacını ikinci şok uygulamasından sonra niçin veriyoruz? Şöyle arkadaşlar, amiodaron tabii ki İK'de şöyle geçiyor. Hani geniş koaresli taşikardi varsa vesaire, amiodaron onun ilacı. Ama biz onu bahsetmiyoruz. Şimdi arrest ritminden bahsediyoruz. Arrest ritmi ne demek? Adamın nabzı yok. Kontrol ettik. Adamın nabzı yok. Şoku uyguladık. Şoku uyguladıktan sonra ne var? Masaj yapıyoruz. Şoku uyguladıktan sonra direkt masaj yapıyoruz. Bu arada 2 ilacımız var. Biri adrenalin, biri amiodaron. Önce adrenalin, sonra amiodaron deniyoruz. Ancak ben bunu pratik olarak hızlı geçtim, ikisini birden ve neden öyle geçtim? Çünkü sıralamaya dair yeterli kanıt yok. Adrenal zamanlamaya dair yeterli kanıt da yok. Çok kafanızı karıştırmayın. Şoku uygulayın. Masajı yapın. Damar yolu açılsın. Birisi adrenalini 3 dakikada bir tekrarlasın. Diğeri amiodaronu versin. Sıralama böyle. Yani yok 5. şoktan sonra şunu vereceğim. Yok 7. şoktan sonra bunu vereceğim. Yeterli bir delil olmadığı için biz de zorlaştırmamak adına, zaten kanıt da yok. Bunları vermeye dair kanıt var. Sıralamaya yeterli kanıt yok. O yüzden böyle geçiyoruz. Tamam? Evet. Hızlı değil, odakları anlatmaya çalıştım. Başka sorusu veya katkısı olan var mı? Yok. Başar hocam benim Vefik Hoca'ya bir sorum var. Sayın hocam, bu bilimsel bir çalışma yapıyoruz burada. Tabii pediatriyi de anlatacağım ama ben pediatriyi sormayacağım. Ya tıp fakültesi burada da üniversite niye burada değil sayın hocam? Onu çözemedim yani. Neyse, ben bitiriyorum. Değerli hocama teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Başar Candar'a. 3. konuşmacımızı davet ediyorum. Konya'dan Meram Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Gül hocamız hava yolu yönetimini anlatacak. Tamam. Bakalım önce Sayın Sağlık Müdürüm, Sayın Dernek Başkanım ve değerli katılımcılar. Başar Hoca ne dedi? Gelinlik hocam? Gelin adayı gibi dedi ama kendisi sahneye damat yok herhalde. Damat yok, gelin var mı? Nasıl? Damat yok, gelin var da. Görücüye çıktı, evet. Ben de Başar Hoca'ya kadar olmasa da bir o kadar heyecanlıyım gerçekten. Gerçekten Siirt'i işte dün
manevi taraflarını Başar Hoca saydı gerçekten. Çok etkilendik. Çok farklı bir duygulara girdik. Ama benim için Siirt, Başar Hoca'yla acil tıbbı ilk tanımam Başar Hoca'yla oldu. Ve yaklaşık 20 yıl aşkın süredir de hocayla birlikteyiz. Ve onun memleketinde sizler gerçekten böyle bir değere sahip olduğunuz için, tabii manevi değerleri söylemeye gerek yok, onlar biliyorsunuz. Ne kadar iftihar etseniz, ne kadar gurur duysanız o kadar az. Bunu sunuma başlamadan önce söylemeyi bir borç biliyorum gerçekten. Siirt gerçekten etkileyici bir şehir. Rekorlar şehri, hocam dediği gibi. Yaptığımız sempozyumlarda belki de en yüksek rakama kırılması güç bir rekora ulaştık. Bu bizim için dernek adına gurur verici, çok büyük bir katılımcı gerçekten. Ve heyecanlı bir ekip. Şunu söylemek isterim, sunumu zamanında bitirmek adına. Tabii temel yaşam desteği hocam bahsetti, onun bir devamı şeklinde. Bütün vücut arrest sırasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz ve vücut. Ne yapmaya çalışıyor? O konuda fikri olan var mı? Yani o arrest dediğimiz ölüm ya da canlılık olmayan geri dönüşümle hayata döndürülebilir esnada vücut ya da bizim yaptığımız çabaların gayesi nedir? Felsefi olarak söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Hayati organları korumaya çalışıyoruz değil mi? Vücut başta olmak üzere. İşte o hayati organların başında hangisi geliyor? Beyin. Bütün vücut aslında seferber olmuş bir şekilde beynin biricik yegane ihtiyacı olan oksijeni temin etmeye çalışıyor. O cihazlarla, kalbin masajıyla vesaire. Az önceki şey biraz hızlı geçtik ama kılavuzda hava yoluyla ilgili daha önceki kılavuzda ABC olan kılavuzun CAB olmasının sebepleri var elbette. Ama buradaki A dediğimiz yani hava yolu göreceli böyle ikinci plana gitmiş gibi görünse de aslında öyle algılanmasın. Şunu söylemek isterim. Yani hava yolu sağlanabildiği en hızlı bir şekilde kılavuzun içerisinde temin edilmesi gerekir. Yani hastanın hava yolunu bir an önce temin etmemiz lazım. Neden? Çünkü o beyne oksijeni verebileceğimiz tek yol hava yolu. Hava yolu nedir? Hava yolu dediğimiz şey çok basit bir şeydir aslında. Yani ağızdan ve burundan trakeaya giden o iki yolun birleşmesi kavşak, yutak ve trakea. Aslında anlatacağım dersteki o ekipmanlar vesairelerin hepsinin amacı bu yoldan hastaya oksijen verebilmek. Bakın vücuda verebileceğimiz ilaçlar, sıvıların alternatifleri artık oluştu. Damar yolları, venöz yollar, intraosseous yollar, bunların hepsini 10 tane alternatifleri verebilirsiniz. Ama hastaya vereceğiniz oksijenin tek yolu var. Dolayısıyla karşımıza çıkabilecek çok değişik vakalarda aslında bir şekilde ne yapıp edip hastaya bu oksijeni verebileceğimiz yolu temin etmemiz gerekir. Şimdi şöyle bir vaka aslında çok ürkütücü görünüyor değil mi? Bu bölgede aslında az önce Mardin Başhekim söyledi, bir ilginç bir vaka anlattı. Çok da karşılaşılabilecek bir ortam aslında. Çok da steril bir ortamda değiliz bildiğim kadarıyla. Aslında bu vaka yüz kısmının tamamen aşağı sarkması vakası. Tamamen canlı, her şey normal olan bir vaka. O yüzdeki o deriyi ve deri altını şu şekilde kaldırsanız bir sonraki aşamada tamamen normal bir insan. Ama eğer yapılmayacak girişimlerle pisi pisine kaybedilebilecek bir insan aynı zamanda. Bu kadar dramatik. Ben karşılaştığımız bir olayı anlatayım. Bıçaklanma vakası, boynuna bıçaklanma vakasıyla gelen bir genç bir vakada. Bunun boyun kısmında da benzer şeyler var. Kan revan içerisinde. Ya hastaya hava yolu açmak için alternatifleri ararken bir baktım kesilmiş trakea dışarıda. Yani çok özür dilerim, bu kesilmiş kurbanlardaki şey var ya hani tablo. Aynı o şekilde. Aldım elimdeki tüpü soktum. Bu kadar basit. Ondan sonra hastayı desteklemeye başladık. Yani aslında tablo çok ürkütücü gibi görünse de bu hastalarda çok cesur, biraz bilgili tabii ki müdahaleyle hastanın hayatını
oksijenizasyonunu temin edersiniz. Televizyonlarda görüyoruz sürekli dramatik bir 6 aylık, 1 yaşında, Sayın Hocam daha çok bilir, çocuk uzmanı olduğu için herhalde. Çok dramatik bebek ölümlerini görüyoruz. Basit bir mama, basit bir kusmuk, balgam sebebiyle sadece ve sadece onun için kaybedilen bir sürü bebekler var. Dolayısıyla hava yolu son derece önemli. Müdahalesiyle çok basit girişimlerle hayat kurtarılabilecek bir uygulama. Tabii burada karşımıza çıkabilecek en muhtemel sebepleri sayıyoruz. Anatomik vakalar olabilir. Son zamanlarda bakım hastaları artmaya başladı. Bunlar gerçekten hasta boğazındaki trakeostomi kanülünden nefes alıyor. Oradan oksijen veriliyor. Bazı sağlık personeli arkadaşlarımız hastaya oksijen vermek için yol arıyor ya da ağzından burnundan hava verilmeye çalışıyor. Böyle dramatik şeyler de görebiliyoruz. Dolayısıyla bunları da artık normal hayatımızda görmemiz gerekir. Tabii bu havayolu desteği son derece zamanla ilgili bir şey. Kaybedilmiş zaman, kaybedilmiş beyin dokusu, hayat demek. Saniyelerle, saniyelerle yarışıyoruz. Çok kısa sürede yapmadığımız bir şeyden dolayı hastanın hayatını kurtarsak bile az önce söylediğim gibi bitkisel hayat dediğimiz yüzlerce, binlerce gittikçe artan bilmiyorum yani ölümden beter mi diyeyim? Böyle vakalarla karşılaşmaya başlıyoruz ki bu her bakımdan ekonomik açıdan, sosyolojik açıdan, hangi açıdan bakarsanız bakın başlı başına bir sorun. Tabii bu havayolu yöntemlerini bilmemiz için anatomisini bilmemiz gerekir. Hastalara göre alternatif yolları bilmemiz gerekir. Belki daha sonraki aşamalarda bir takım girişimleri, ilaçları bilmemiz gerekir. Az önce de söylediğim gibi hastaları oksijenini temin etmemiz gerekir bir an önce. Yoksa hastaya bir takım girişimleri yapmakla işimiz bitmiyor. Çok değişik hatalar var. Bir tanesini Başar Hocam söyledi. Tüpün özofagusa gönderilmesi. Bu özellikle sağlık personellerinde, cesur sağlık personellerinde sıkça karşılaştığımız bilhassa hastane öncesi 2000'de görüyoruz. Tüpün, entübasyon tüpü olmazsa olmaz, altın standart değildir havayolu temininde. Böyle bir yanlış algılama olmasın. Birazdan söyleyeceğim alternatif yollarla çok rahat bir şekilde entübasyona yakın bir oksijenizasyon temin edebiliriz. Özellikle travmalı hastalara dikkat etmemiz gerekir. Travmalı hastalarda yine ilk sunucu arkadaşımın söylediği gibi çok kısa sürede hava yolunun daha doğrusu solunum problemi yaşayabilecek tansiyon pneumotoraks gibi, toraks travması gibi biz hastanın ağzına burnuna bakarken aslında göğüs kafesindeki bir yaralanmadan dolayı hasta soluksuz kalabilir. Tabii bu hastanın soluğunu şurada bir şey olmasın. Resüsitasyonla ilgili süredeki o bak dinle hisset dediğimiz 10 saniyelik değerlendirme olayı arrest dışındaki hastalar için geçerli. Yani bir hastanın kalbi atıyor, nabzı varsa solunumun durumunu değerlendirmek için bu yöntemi uygulamamız lazım. Bu da en güzel şekilde gözümüzde, dudağımızda, burnumuzda ve tüm şeylerimizde hastadaki soluk alıp vermeyi saptamamız gerekir. Tabii burada şunu unutmamamız lazım. 2 tane şey yapacağız. 1, oksijenizasyon. 2, ventilasyon. Ventilasyon dediğimiz şey oksijeni akciğerlerdeki alveollere ulaştırabilmek için destek sağlanması yani. Bir şekilde destek sağlanması. Hastaya basitçe özellikle bu pozisyona uygun olmayan kazalarda, evdeki yaşlı bir hastanın durumu vesaire sadece ve sadece hastaya uygun bir pozisyon vermekle diye hastanın rahat nefes almasını temin edebilirsiniz. Sadece pozisyon vermekle bile. Yani o anda hastanın yanlış bir pozisyonda olması bilhassa kazalarda ya da düşmelerde vesaire karşılaştığınız bir yerde sadece pozisyon vermeniz birazdan göstereceğim hava yolundaki aksın çok güzel bir şekilde açılır hale gelmesini sağlayacaktır. İşte burada gördüğünüz gibi. Sadece başın geriye çekilmesi hastanın çok rahat bir şekilde oksijenini alabilmesini sağlayacak. Tabii travmalı hastalarda dikkat etmemiz lazım. Burada boynu böyle çok fazla geriye doğru atmamız boyundaki yaralanmayı arttırma ihtimali olabileceği için bunlarda biraz daha farklı bir yöntem uygulamamız gerekir. Bu şişman ya da hastalarda
hava yolunu rahatlatmak için çok basit sedye tipleri vardır böyle. Çok basit. Çok değişik cihazlar üretilmiş ama son zamanlarda şu gördüğünüz Airway hepinizin belki de cebinde olması gereken çok rahat bir şekilde hastanın hayatını kurtarmada, oksijen temin etmede çok basit ama çok etkili bir aparattır. Dünkü dramatik bir olayı belki televizyonda görmüşsünüzdür. Pisi pisine adamcağız sokakta kaldırımda öldü. Basit bir şey ama ilk yardım ekibi ulaşamadığı için. Hemen yakındaki özel hastanedeki sedye gelmediği için. Yani olay bu kadar basit. Şu hava yolu bir insanın hayatını kurtarabilir arkadaşlar. Bunun uygulamasıyla ilgili tabii bu tamamen kurs şeyi olduğu için ayrıntılara girmemem gerekiyor çünkü zaman açısından. Çok değişik boyutları var. Bunun amacı ne? Bunun amacı özellikle bilinci kapanmış hastada dilin geriye kaçmasını engellemek. Çünkü o dilin geriye kaçması bile tek başına hastanın hava yolunu kapatabiliyor. Çok değişik yöntemler var. Balon maske. Hepimizin rahatça ulaşabileceği, her ilk yardım kitinde rahatça bulabileceğiniz çok basit ama son derece etkili. Entübasyon yapamadım diye endişe etmemenizi gerektiren bir basit olay. Burada nedir? Balon maske. Ağzı burnunu kapatıp ağza Airway yerleştirip uygun pozisyon sağlayıp ondan sonra hava yolu açısından hastaya müdahale açısından her şey tamamlanmış demektir. Bir taraftan kalp masajı yapılırken bir taraftan da oksijen bu şekilde sağlanmış oluyor. Tabii bu maskenin özellikleri, değişik ekipmanlar çıktı. Son zamanlarda belki bazı arkadaşlarımızın ilk defa gördüğü ama entübasyona alternatif olarak tasarlanmış endüstriyel ürünler. Bunların hepsi uygulanabilir. Çok etkili, çok basit uygulanabilir. İlk zamanlar biraz pahalı diye Sayın Müdürüm bunların alınmasında çok sıkıntılar çekildi ama artık çok rahat bir şekilde hem ülkemiz zenginleşti hem de bunlar ucuzladı. Dolayısıyla inşallah bunlarda bir sıkıntı olmaması gerekir. Tabii gördüğünüz gibi hastanın tamamen hava yolunu dışarıdan çok körlemesine bir şekilde temin edilebilecek cihazlar böyle. Bunların tabii değişik bir yöntemleri var. Bakın ne kadar zor bir hastada uygulanmış. Yine kombi tüp dediğimiz bunların daha böyle profesyonel, daha böyle etkili, biraz daha pahalı tabii dolayısıyla yöntemleri var. Bunlar tabii gördüğünüz gibi ne kadar rahat. Hastanın özofagusuna tüpü gönderseniz bile çok rahat bir şekilde yanlardaki deliklerden hastayı balonların şişirilmesiyle çok rahat bir şekilde hastaya oksijen verebileceğiniz. Yani tüpü özofagusa gönderdik diye endişe etmeyin. Hastaya indirekt oksijen verebiliyorsunuz bu cihazla. Entübasyonun tabii zorlukları var. Gördüğünüz gibi her hastanın çok değişik vakalarla karşılaşabiliriz. Şu hastanın ne kadar zor olur değil mi entübasyon ve diğer hava yolu yöntemleri. Tabii burada bütün girişimlerde bir şeyler yapmak lazım. Her zaman her yerde hazırlıklı olmak lazım. Hazırlık çok önemli. Başar Hoca Alex örneğini verdi. Ben de Ronaldo'yu örnek vereyim. Gerçekten o frikiyi atarken değil mi açılar, ne bileyim işte duruş, nefes alma, şu bu her şeyi temin edeceksiniz. Tabii ekipmanımız artık çok rahat bunlara ulaşılabiliyor. Her yerde ulaşabiliriz. Entübasyonun aşamalarına tabii dediğim gibi kursa çok rahat bir şekilde anlatılır. Yine çok basit yapılabilecek teknik bir işlemdir. Sadece ve sadece bunun tekniğini bilmek gerekir. Eğitimini almak gerekir. Ama buna rağmen de zorlu vakalarla karşılaşılabilir. Entübasyon doğrulanması konusunda yine vurgulandı bir önceki dersimizde. Başarısız olduğumuz durumların en sık karşılaştığımız sebepleri ekipman yetersiz, hastanın pozisyonunun verilmemesi, bakın dikkat edin, hepsi üstesinden gelinebilecek bir şey. Özellikle sağlık personelimiz, acilde çalışan arkadaşlarımız veya ambulanstaki arkadaşlarımızın şu konuda biraz dikkatli olması gerekir. Çok ısrarcı olmaması gerekir. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Bazen o hengamede zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamıyoruz ama hasta o arada oksijensiz kalıyor. Hastayı entübe edeceğim diye ısrarcı olmamamız gerekir. Bu iş için verilecek süre 30 saniyedir maksimum. Daha sonra hemen bir sonraki alternatif yani en basit balon maskeye geçmemiz gerekir. Dolayısıyla bu entübasyonda şeylere dikkat etmemiz gerekir. Mehmet Hocam son slaytları toparlayalım. Hemen tamamlıyorum hocam. Tabii cerrahi yöntemler bu dersimizde çok şey değil ama ben görsel olarak bazen soruyorum. Yukarıdan işte burası bal memleketi değil mi? Bal. Anafilaksi riski yüksek. Öğleden sonra bahsedeceğiz ama laringospazm, arı sokması sonrası bir laringospazmda ne yapacağız? Hava yolunu nasıl açacağız?
İşte bunu yapacağız. Başka çaremiz yok. Kalem mi sokacağız diyor ya Türk filmlerindeki gibi. Evet, kalem mi sokacağız? Başka çaremiz yok. Belirtilen bir yerden kalemi sokacağız. Çünkü hastanın hayatını kurtarmanın başka yolu yok. Dolayısıyla bu krikotroidotomi dediğimiz bir yöntem. Bu resimde de şunu anlatmak isterim. Özellikle İstanbul'dan gelen hocalarımız bilirler. Ne gösteriyor bu resim? İstanbul'un trafiği değil mi? İstanbul'un trafiğinde yani yolları nasıl buluyoruz? Sadece bir yol bilmek yetmez. Hani bildiğin yol en iyi yoldur derler ya. Bildiğin yol burada geçerli değil. Her yolu bilmek gerekir. Özetle hava yolu yönetiminin son derece kritik, hayati bir şey olduğunu, değerlendirmenin, alternatif yöntemlerin, malzemelerin hazırlığın son derece önemli olduğunu söyleyerek sunumumu tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Mehmet Gül Hocam'a teşekkür ediyorum. Hava yolu ile ilgili katkılarınız, görüşünüz veya sorunuz var ise bir iki soru alabiliriz. Evet Mehmet Hocam, teşekkür ediyorum katkılarınız için. Şimdi de şok ve yönetimi adlı konuşmasını yapmak üzere Doktor Emre Bülbül'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, Sayın Dernek Başkanım, değerli hocalarım ve sevgili sağlık personeli arkadaşlarım. Kayseri Şehir Hastanesi'nden Siirt'e misafir olarak geldik. Çok kısaca giriş olarak anlatmaya çalışıyorum. Hepimiz şoka uğradık. İşte şok nedir? İşte çok sık kullandığımız bir kelime. Fakat çok adına kitaplar yazılacak kadar geniş de bir konu. Fakat süre kısıtlığı nedeniyle öze şekline geçmeye çalışacağım. Tanım olarak şoku tanımladığınız zaman oksijen kaynağıyla tüketim arasında bir dengesizlik yaratan bir dolaşım yetersizliği problemi. Yani doku perfüzyonunu sağlamada bir problem var. Bunu anlamak için patofizyolojiyi çözdüğümüz zaman kliniği de aslında çözmüş oluyoruz. Vücudumuzda salgılanan işte belli mekanizmalar sonucunda işte vazoaktif hormonlar salgılanıyor. Bunlar epinefrin, nonepinefrin gibi, dopamin gibi. İşte bunlar arteriyel bir kaslarda kasılmaya bağlı. Ciltte klinik bulgulara neden oluyor. Böbrek, gastrointestinal sistem gibi organlardan kanı daha çok beyin ve kalp gibi organlara aktararak yaşamı devam ettirmeye çalışıyor. Kalbin inotropi ve kronotropisini arttırıp kardiyak output'u sağlamaya çalışıyor. Periferik venöz dolaşımı arttırarak yani sonuç olarak beyin ve kalbin oksijen sunumu sağlamaya çalışıyor. Antibiyotik hormon salgılayarak da renin angiotensin sistemini aktivite ederek sodyum ve su tutumu sağlıyor. Sonuç olarak ne gerçekleşiyor? Hastalarda bir geçici olarak hemokonsentrasyon görülebiliyor. Hiperpotasyumda yükseklik görülebiliyor. Sodyumda düşme veya yükselme görülebiliyor. Azotemi görülebiliyor. Böbrek fonksiyonlarında yükselme olabiliyor. Şekerde yükseklik veya düşük görülebiliyor. Bunların subseller düzeyinde, hücre düzeyinde mekanizmalara bağlı laktik azidoz gelişebiliyor. Kalbin kasılma fonksiyonuna kayba bağlı miyokardiyal problemler, miyokardın kasma fonksiyonunda zayıflama görülebiliyor. Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, son olarak işte solunum sıkıntı sendromu ve yaygın damar içi pıhtılaşmaya bağlı disemin problemler gelişiyor. En son hastanın çok yetmezliğine ve kaybıyla sonuçlanıyor. Hücresel düzeydeki bu durum iyon kanalı disfonksiyonlarıyla başlayıp hücre kaybına neden oluyor. Neden? Çoğunlukla aşikar. Bu bölgede hani kanamalar, yaralanmalar olabiliyor. İşte hasta çok fazla ishale bağlı bile şoka girebilir. Afrika bölgesinde daha çok karşılaşmakla beraber bebek çok kolay sizi karşılaşabileceğimiz. Klinik çok basit bir halsizlik halinden çok kötü bir duruma kadar geniş bir range'e sahip.
Sıvı kaybı dediğim gibi kanama, kusma, sele bağlı olabiliyor, idrar kaybına bağlı olabiliyor. Klinik olarak değişik bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Fizik muayenede genellikle kan basıncını 90 mm civarının altında görüyoruz. Fakat normal kan basıncında da bu şok tablosuyla karşılaşabiliriz. Hastanın daha önce hipertansiyonu vardır. Normal adam tansiyonu 160'a 120 mm civarıdır. Sen işte ekip ölçüyor. Ya hocam tansiyon 12'ye 8 ama hasta şokta. Normal olması şokta olmadığı anlamına gelmez. Çok kesin bir şeyi yok. Fizik muayenede hipotermi veya hipertermi görülebiliyor. Nabız çoğunlukla artmakla beraber hipoglistemideki hastalarda, beta blokör kullananlarda veya kalp hastalığı olanlarda, değişik aritmilerde, atrial fibrilasyon gibi her zaman nabız yüksekliği saptanamıyor. Sistolik kan basıncında erken evrelerde yükselme görülürken devamlı düşmeyle karşımıza çıkıyor. Nabız basıncını öğrenci arkadaşlar da var. Tanım olarak sistolik ve diastolik kan basıncını farklı olarak tanımlayabiliriz. Başta yüksekken sonra düşebiliyor. Santral sistemi şeyi de çok geniş bir range'de. Hasta çok hani huzursuzluk, ajitasyon gibi basit bir erken evredeyken delirium, işte konfüzyon gibi komaya kadar ilerleyecek bir klinik tabloda olabiliyor. Cilt, az önce bahsettiğim gibi patofizyolojisinde bahsettiğimiz gibi deriden, iskelet kaslarından işte o kasılmalara bağlı, arter kasılmalara bağlı kan hayati organlara, kalp ve beyine aktarıldığı için değişken bir ısı olabiliyor. Kapiller geri dönüşüm uzamış oluyor. Kardiyovasküler olarak sıklıkla karşımıza taşikardi çıkıyor. Tüm taşikardi aritmi tiplerini görebiliyoruz. Bazen akciğer seslerinde normalde bildiğiniz gibi iki ses var. S1 ve S2 şeklinde. S3 sesi duyma imkanımız oluyor. Bazı hastalarda özellikle kardiyojenik şok gibi alan hastalarda akciğer ödemi klinik bulguları görülüyor. Solunum çoğunlukla takipne olarak karşımıza çıkıyor. Anafilaksi gibi durumlarda hocamızın da bahsettiği gibi laringospazm, bronkospazm gibi karşımıza çıkabiliyor. Solunum sayısının artışı metabolik olarak hipokapniye neden oluyor. Gastroenteral sistemde daha önce de bahsettiğim gibi patofizyolojisinde hayati organlara, kalp ve beyindeki doku oksijenasyonunu sağlamak için, oraya sunumu sağlamak için vücudun verdiği kompansatör mekanizmalara bağlı o bölgedeki kan azaldığı için iskemi bulguları karşımıza çıkabiliyor. İşte hastanın bağırsak seslerinin artmadan tutun da hassasiyet, yaygın bir range var. Böbrekte bulgular sıklıkla oliguri olarak çıkıyor fakat sepsisin belli döneminde paradoksik olarak idrar miktarında artma görülebiliyor. Metabolik olarak ilk başta hiperventilasyona bağlı, yani solunum sırasındaki artmaya bağlı, takipneye bağlı, hipokapne ortaya çıkmakla beraber şokun en sık ve kendine özgü şeyi metabolik asidoz. Bu da hücresel düzeydeki laktik asit oluşumuna bağlı. Klinik hipo ve hiperglisemi ile beraber genelde hiperpotasemi ile eşlik ediyor. Pulsus paradoksus görülebiliyor. Burada bahsetmek istediğim şok endeksi var. Klinik olarak diğer klinik sabit olmasa da en temel olarak, yani bizi klinikte çok rahatlatacak bir şey. Temel şeyden vazgeçmememiz gerekiyor. Burada Simpson kalp hızını, yani işte 70'de normal bir insan olan hızını sistolik kan basıncındaki böldüğümüz anda birinin üzerine çıktığı zaman özellikle normal değeri 0.5 ile 0.7 hasta şokta kabul ediyoruz. Bozulmuş bir sol ventrikül fonksiyonuyla ve mortaliteyi gösteriyor. Burada bizim hocalarımız da yaparlar. Yoğun bakım eğitim başarı hocamız Ankara'da vermişti. Şimdi ventilatörle takip ettiğimiz zaman artık acil servislerde de yoğun bakım kurulmaya başladı. İşte hasta şokta klinik olarak işte ne bileyim taşık. Peki hangi tipte? Kardiyojenik bir var, obstrüktif olabilir, distriptif olabilir, hipovolemik olabilir. Kardiyojenik ne? Kalbin kendi pompa fonksiyonunu yerine getiremiyor. Muhtemelen bir MI dediğimiz kalp krizi geçirmiş veyahut hastada bir miyokardit tablosu var veya bir malin aritmi geçiriyor. Obstrüktif ne? Kalp fonksiyonunu yerine getirebiliyor ama kanı dağıtamıyor. Nasıl dağıtamıyor? Mesela pulmoner emboli gibi kliniğe sağlıyor. Distrütif var.
Distribütif ne? Kapiller düzeyde dağılım yok. Nasıl olabilir? İşte bir hasta siyanür zehirlenmesindedir. Hasta bir böbrek yetmezliği dediğimiz adrenal yetmezlik var. Böbrek üstü bezlerinin çalışma, adüsyon krizi. Buna bağlı olabilir. Tiroidin hipotiroidi var. Hipotiroidin ileri evresinde miksödem koması olabilir. Hipovolemik zaten çok sık karşımıza çıkıyor. Kanama, özellikle yaralanmalarda görüyoruz. Trafik kazaları, bölgesel askeri acil tıp uzmanları olarak aynı zamanda Suriye'de, Somali'de değişik bölgelerde de görev yapıyoruz. Kan kaybı gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi kalbin kendi fonksiyon bozukluğu, dağılımında bir su yetmezliğe bağlı. Kalbin kendinde problem, dağılımında problem ve distribütif şey. Az önce bahsettiğim hipovolemik, kardiyojenik ve obstrüktif. Tansiyon pneumotoraksi az önce söylemeyi unuttum. Kalbin kendinde bir problem yok. Fakat kalp vücuda dağıtırken sıkıntıya uğruyor. Sepsis de distribütif şoka giriyor. Öğleden sonra sepsis ayrıntılı bir ders olarak hocalarımız anlatacak. Laboratuvar, klinik olarak sabit bir laboratuvar bulgusu yok. Rutin kullandığımız testler var. Spesifik bir test maalesef yok. Her zaman testleri görüyoruz. Burada dikkatini çekmek istediğim beta-HCG var. Çünkü bölgede anne ölümleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün çok önem verdiği bir konu. Hastalara yani jinekolojik patolojilere bağlı da karşımıza çıkabiliyorlar. Görüntülemede işte akciğer yetmezliği gibi veya işte solunumsal problemlerine göre akciğer grafisi, ultrason, biz şimdi artık ultrason olarak da sadece radyologlar değil, acil tıp uzmanları da bu konuda kendini ispatladı. Acil atüder olarak dünyanın çoğu yerinde, Lübnan'da, birçok ülkede hocalarımız ultrason dersleri veriyorlar. Tedavide zamanında müdahale kaçınılmaz. Hocamız da erken evre. Acil servis bakımı yapılan çalışmalarla her zaman kendini ispatlamış, mortaliteyi belirgin düşürdüğünü göstermiş bir klinik. Tedavide hava yolu kontrolü Mehmet Hocam bahsetti. Hava yolu kontrolü sağlamamız lazım. Bunu değişik şekilde sağlayabiliriz. Hocam ayrıca söyledi. Pozitif basınçlı ventilasyon, gerekirse entübasyon kullanmalı. Yalnız burada dikkat edeceğimiz şey, hasta entübe ederken zaten hipotansif olan hasta verilen ilaçlara bağlı, sedatif ilaçlara bağlı, midazolam gibi hasta daha çok tansiyon düşük, klinik olarak kötü duruma gelebilir. O açıdan dikkatli olmamız gerekiyor. Takipte kontrolü var. Biliyorsunuz solunum kasları çok fazla oksijen tüketirler ve bunlar laktik asit ürettiği zaman anaerob solunumla metabolik asit daha da artıyor. Bu yüzden takipte kontrolünü sağlamamız lazım. Gerekirse mekanik ventilatöre bağlamamız lazım. Solunum kaslarını dinlendirmemiz için. Arteriyel oksijen düzeyini 93'ün üzerine çıkarmamız lazım. Karbondioksit düzeyini 35-40 seviyesinde tutmamız lazım. Damar yolu biz her zaman periferde çalışan arkadaşlara da söylüyoruz. Paramedikler olsun, ambulans acil teknikerler olsun, hemşireler olsun. Geniş çaplı hatta 2 tane green traket en az damar yolu kullanmanızı öneriyoruz. Trendelenruk dediğimiz başın sadece aşağıda olduğu pozisyon yapılan çalışmalarda önermiyor. Çünkü hem aspirasyonu arttırıyor hem de kan akciğerlerdeki perfüzyonunu bozuyor. Bu yüzden pasif kaldırma dediğimiz resimde görüldüğü gibi sadece ayağını bu Adams'tan aldığım bir fotoğraf pasif olarak kaldırmış. Santral venöz girişim her zaman biz jugüler veya değişik böyle kateterlerden takıyoruz. Hem hastanın takibini hem de pacemaker kullanmamız gerekirse buna bize yardımcı olabilecek bir şey. Sıvı tedavisi önerilen ilk seçenek kristalolitler. Kristalolitler de bildiğiniz gibi serin fizyolojik ve ringer laktattan oluşuyor. Sadece akciğer ödemi gibi bir tablo varsa fazla sıvı vermeden kaçınıyoruz. Bu tip durumlarda vazopresör, adrenalin, noradrenalin gibi ilaçların kullanımı öneriliyor. Eğer bir kontradikasyon varsa da vazopresör kullanılabilir. Bizim amacımız burada sistolik kan basıncını 90 mm'ye, ortalama arter basıncı 60 mm'nin üzerinde tutmak. Piyasada işte siz hastanede kullandığınız adrenalin, dopamin gibi kullanabiliyoruz. Tedavide büyük damarları, vazopresörler işte kalp ve beyni korumaya çalışsa da gastrointestinal sistemde damar tıkanıklarına kapiller dolumunda bozulma oluyor. Mesela hasta mezenter iskemiyle karşımıza çıkıyor. Hedefi söyledim, %90 üzerinde arteriyel satürasyonu arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle kanama düzeylerinde çok sık karşılaşıyoruz. Hemoglobin onun üzerine tutmaya çalışıyoruz. Tedavide biz laktat seviyesi normal olana kadar devam etmesini istiyoruz.
Soğuk hastayı az önceki resimde de göstermiştim. Dışarıdan işte battaniye gibi bir şeylerle ısıtmak bile hastanın oksijen tüketimini rahatlatıyor. Ağrı, çok şiddetli ağrılar olabilir, hasta amputasyonu olabilir, şiddetli bir trafik kazası, multiple kırıklar olabilir. Ağrı kontrolü hastada çok önemli. Miyokardiyal disfonksiyonu önlüyor. Oksijen tüketimini dengeliyor. Eğer hasta acil servise hipotansiyonla geldiğinde varsa kötü prognozla görülür. Bu yapılan çalışmalarda bayağı arttırdı, 116'nın üzerinde arttırdığı gösterilmiş. Biz neyi takip ediyoruz? Hastanın kan basıncı, kalp hızını ve idrar çıkışını takip ediyoruz ama sadece bunlar da yeterli değil. Kiloya 0,5 mm'nin üstünde, CVP'nin santral kateterden ölçtüğümüz bir değer veya ortam arter basıncı 60 üzerinde olduğunu gösteriyoruz. Sıvı açının kapatılması da vazopresöre ihtiyacını azaltıyor. Sıvının türü dediğim gibi şey yapamamış. Az önceki doktorumuz düşünüyor. Acaba hangi sıvıyı versem diyor. Laktatlı ringer mi versem diyor. Ya albümin mi versem diyor. Nişasta kolajenleri var. Onları mı versem diyor. İşte biraz polimen diye piyasada geçiyordu. Yoksa salin mi verse? Klinik pratikte biz daha çok serum fizyolojik olarak salini kullanıyoruz ama salinin kendine özgü fazla verildiği zaman 154 mg/ekvivalent düzeyinde bir fazla klor içeriğine bağlı hiperkloremi görülebiliyor. Ringer laktat metabolize olduktan sonra karbondioksit ve suya ayrılıyor. Asidemi tamponluyor, asidoz bayağı azaltıyor, o yönden güzel bir şey. Fakat böbrek yetmezliğinde hiperpotasemiye neden olduğu için tercih edilmiyor. Albümin %4'lük ve %25 piyasada preparatları var. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda serum fizyolojikle arasında herhangi bir fark görülmemiş. Sadece sepsiste, o da klinik makalede istatistik olarak anlamlı olmasa da sepsiste bir avantaj olduğu görülmüş. Hastanızın nişasta solüsyonları zaten çok tercih ettiğimiz bir solüsyon değil. Mortaliteyi arttırıyor. Az önce bahsettiğim şeylerin özeti. Bikarbonat tedavisi biz şu eski klinik pratikte sodyum bikarbonat hemen acil istasyonda kullanılırdı. Başar Hocam'ın da söylediği gibi herhangi bir CPR öyle bir yeri yok. Emre Hocam toplayabilirsek. Hemen bitti hocam. Sadece zamanla, çok düşükse zamanla yükseltmemiz lazım. Açı ve hesaplama formülü bu şekilde buraya kaynakta bulunmuş şekilde ekledim. Prognoz ciddiyeti, kliniğin nedenleri, laktat düzeyleri açısından etkili. Travma hastalarının baz açıcı faydalı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve katkısı olan varsa. Evet, konuyla ilgili soru veya katkısı olan arkadaşımız var mı? Yok. Emre Bülbül hocamıza teşekkür ediyoruz bu güzel sorusu için. Şimdi de günün öğlene kadar olan son oturumun son konuşmacısı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Behçet Al hocamız oral antikoagulan kullanımına bağlı kanamaların yönetimini anlatacak. Değerli başkanlar, oturum başkanı ve dernek başkanımız, sayın müdürüm, kıymetli meslektaşlarımız, çok sevgili katılımcılar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bu güzel sempozyumun da emeği geçen ve bu sempozyumun bütün bileşenlerini hakikaten ayrıca hürmetle selamlıyorum. Ellerine sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de sempozyumlarımızda rekor Gaziantep'teydi 743 ama şimdi ben listeyi aldım. Sabahki protokol hariç 1066 tane katılımcımız olmuş. Bu rekoru bir daha ne zaman kıracağız bilmiyorum. Hepiniz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben başkanım izniniz olursa şöyle en çok ses oradan mı geliyor? Yok, kesildi. Peki. Şimdi izniniz olursa sayın başkanım bir çekiliş yapmak istiyorum. Bu kadar katılımcı var, gelmişler. Zaman zaman bizim böyle şeylerimiz oluyor. Haşiye'nin evinde çekilişlerimiz oluyor. İzniniz olursa çekiliş yapmak istiyoruz. Şöyle, şimdi benim elimde 66 kişilik bir liste var. Ben birkaç kişiden isim numara rica edeceğim. Hangi numara isabet ederse, kimin ismi isabet ederse bir kitaplarımız var, onlara hediye edeceğim. İkincisi ben Gaziantep'e geldim. Gaziantep deyince aklınıza mutlaka bir şeyler geliyor.
Evet, baklava başka? Fıstık da geliyor. Peki, ben normal süremde bitireceğim bununla. Bütün hepsini süremde bitireceğim. Evet, bak sessizlik olmasa Antep baklavası gelmez. Behçet Hocam, hediyelerden bahsedince girişler arttı arkadan. Evet bak hemen geliyorlar. Yeni girişler. Kapıları kapatın. Hocam 1 ile 1006 arasında bir rakam söyleyebilir misiniz? 1 ile 1006 arası. 1066. 1066. 1056 olsun hocam, 56 sonu. 1056. 1056. Hocam 1056. Bu arada burada olmayanlara vermeyeceğiz. Yani onlar hakkını kaybetmiş olacaklar. 1056 Doktor Eralp Koca. Burada mı? Tekrar bir daha son kez soruyorum. Eralp Bey burada mı? Yok. Kaybetti hakkını. Güven hocam siz bir tane numara söyleyin. 99. 99 hocam. Sizin şanslı numaranız olsa gerek herhalde. 99 Elif Aydın. Elif burada mı? Elif yokmuş. Sayın Müdürüm siz bir tane söyleyebilir misiniz? 56 Siirt plakası. Yine Elif Okan ama. Elif Okan burada mı? O da yokmuş. Başkanım siz bir tane söyleyin. Hocam 560 ile ilgili bir anınız var mı? Yok. Evet. 560. Mehmet Sezek. Mehmet Sezek yokmuş. Zeynep hocam bir numara da siz söyleyin. Belki çıkar. Evet. Hüseyin Fahri Özer. Hüseyin Fahri de yok. 78. Sizin isminiz mi? Peki tamam. Hatırınızı kırmayacağım. 78'e bakıyorum. Songül Demir. Peki. Tamam. Kalsın. Tamam. Evet. Şimdi bu başlangıçtaki çekilişlerimizi geçtik. Dersin sonunda tekrar çekilişim olacak. Çekilişimin içerisinde bu arada baklava olacak. Baklavanın çıkana baklava göndereceğim adresine. Bir de bir Antep kebap. Eğer Antep'e gelirseniz 1. sınıf kebap ben bizzat kendim ısmarlayacağım. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi derse geçiyoruz. Oral antikoagulan kullanımına bağlı kanamaların yönetimi. Malumunuz biz antikoagulan tedavi kullanıyoruz. Yani tıkanan damarların açılması için ve bazen de damarların tıkanmaması için bazı ilaçlar kullanıyoruz. Ve bu ilaçlara bağlı olarak bunlara antikoagulan diyoruz. Zaman zaman bazı kanamalar oluyor. İşte bu kanamaların yönetimini nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim. Söz vermiştim zamanında bitireceğim diye. Bunlar içerisinde en çok kullandığımız biliyorsunuz varfarin. Yani piyasa ismi kumadin. Söylemekte bir beis görmüyorum. En çok o kullanılıyor ve en çok da ona bağlı kanamalar oluyor. Biliyorsunuz bu koagülasyon faktörlerin bir sistemi var. Hepsi faktör 10 üzerinde. Çoğu faktör 10 üzerinde etki ediyor. Yalnız bir tanesi faktör 2 üzerinde etki ederek fibrine dönüşümünü engelleyerek etki gösteriyorlar. Şöyle oluyor. Bu antikoagülasyona bağlı olarak
risk grubunda olan hastalarda INR düzeyiyle biz bunları takip ediyoruz. INR düzeyi düşük de olsa, yüksek de olsa her iki durumda da risk var. Yüksek olduğu zaman kanama riski var, düşük olduğu zaman damar tıkanıklığı riski var. Her yıl yaklaşık olarak yine bu ilaçlara bağlı olarak %8 civarında bir kanama görebiliyoruz. Kanamaların çoğu giz kanamasıdır ama en tehlikelisi olan santral kanamalardır ki bunlar en çok parenkim içerisinde olan kanamalar. Şurada şöyle bir problem var. Parenkim içerisinde olan kanamaların maalesef %50'si mortal seyrediyor. Onun için bu yönetimi iyi yapmamız lazım. Şu anda en çok yeni piyasaya giren ilaçlardan en çok bahsedilen protrombik kompleks konsantreleri nedir? Şimdi bu tedavi yönteminde şöyle bir şeyimiz var. Bunlar uygulanabilir olmalı. 2, çok hızlı ideal olanı söylüyorum. İdeal antikoagülasyon yöntemi. Uygulanabilir olması lazım. 2, hızlı uygulanabilmesi lazım. 3, INR düzeyi hızlı düşürmesi gerekiyor. 4, düşürülen INR uzun bir süre aynı düzeyde kalması gerekiyor. 5, yüksek miktarda volüm yüklenmesine neden olmayacak. 6, dünyada kabul gören bazı dernekler ve bazı kuruluşlar tarafından bunların kabul edilmesi gerekiyor, edilmiş olması gerekiyor. Peki böyle var mı bir ilaç? Evet, şu anda var. Piyasada çok miktarda kullanıyoruz. Biz bugün dünyada en çok kullanılan K vitamini ve plazma kullanıyoruz. Çünkü her yerde ulaşılabilir. Ama bir de bunlara şimdi protrombik kompleks konsantreleri eklendi. Bunun özelliği plazmadan 25 kat daha fazla faktör içeriyor. Hangi faktörler? Faktör 2, 7, 9, 10. Peki biz bunları nasıl uygulayacağız? Bu plazma konsantreleri, protrombik kompleks konsantreleri çok hızlı bir şekilde INR düzeyini kabul edilebilir olan 1.5'in altına indiriyor. Ve yaklaşık 90 saat sürece bu düzeyde tutuyor. Bu açıdan önemli bir ajandır. Peki en çok dünyada ne kullanılıyor şu anda? En çok kullandığımız bize önerilen antikoagülasyon yönetimi K vitamini. Biliyorsunuz INR yükseldiği zaman K vitamini içerisindeki faktörler düşüyor. Bunlar 2, 7, 9, 10. Dolayısıyla faktör K vitamini kullanacağız. 2, her yerde ulaşılması kolay olan plazma kullanacağız. Bir de bunlar içerisinde en etkin ve yan etkisi en düşük olan plazma protrombik kompleks konsantreleri kullanacağız. Şimdi bir de şu anda piyasaya yeni ilaçlar girdi. Yeni kullanılan antikoagulan ilaçlar. Bunlar içerisinde rivaroxaban, apixaban ve edoxaban, bir de dabigatran var. Bunları biz yan etkileri daha az ama yine de kanamalara neden olabiliyor. Varfarin kullanılan insanlarda, yani varfarine bağlı olan kanamalarda yöntem şu: bir kez kullanılan ilacı keseceğiz. Bu birinci basamak. İkinci, bu ilacın ne zaman alındığını, ondan sonra beraberinde başka ilaçların alıp alınmadığını, hastanın hayatının tehlikesini riske sokan bir durum olup olmadığını o anda tespit edeceğiz. 2, hemen K vitamini vereceğiz. 3, plazma veya protrombik kompleks konsantreleri başlayacağız. Peki onu nasıl başlayacağız? Biliyorsunuz plazmanın şöyle bir problemi var. 1, getirilmesi, eritilmesi biraz zaman alıyor. Özellikle ciddi kanamalarda ve acil cerrahi gerektiren kanamalarda bu bize bir zaman kaybı. 3, böbrek fonksiyon bozukluğu ve kalp fonksiyon bozukluğu, kalp yetmezliği olan hastalarda volüm yüklemesine neden oluyor. Böyle bir problemi var ama ucuzdur. Her yerde bulunabilir. Fakat bu kompleks, protrombik kompleksleri hızlı etki ediyor. 2 dakikada verilebiliyor. Çok hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde INR'yi istediğimiz düzeye getirebiliyor. 3, uzun süre INR'yi düşük tutabiliyor. Dolayısıyla hayati riski olan ciddi kanamalarda ve cerrahi gidecek kanamalarda bu ilaç bu nedenle diğerlerine tercih edilebilir. Tek bir problemi var diğerlerine nispeten. Her yerde şu anda bulunması zor olabilir. Şu anda acil olarak cerrahiye gidecek hastalarda, acil servislerde acil uzmanları veya orada çalışan başka uzmanlar tarafından reçete edilebilir ve SUP bunun ödüyor. Dolayısıyla bu açıdan bizim için önemli. Şimdi dabigatran
bir spesifik antidotu var. O eğer elinizde varsa, ki şu anda Türkiye'de pek bulunmuyor. Dolayısıyla o ulaşılması zor bir şey. Peki ne yapacağız? Özellikle yeni oral antikoagulan kanamalarına bağlı olarak böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman protrombin kompleks konsantreleri bizim için en ideal ilaçtır. Sebeplerini de biraz önce anlattım. Çabuk verilebiliyor, hızlı etki ediyor, iğneyi hızlı düşürüyor ve uzun süre iğneyi kontrol edilebilir, kabul edilebilir bir durumda tutabiliyor. Bir de yüksek miktarda volüm yüklenmesine neden olmuyor. Bu nedenle bir de kullanım şeklini şöyle size göstermek istiyorum. Şurası önemli. Dabigatran, rivaroxaban, apixaban ve edoxaban. Eğer dabigatranın spesifik antidotu varsa kullanabilirsiniz. Değilse taze dolmuş plazma ile ilgili yan etkilerinden dolayı biraz bir de ulaşımı bazen zor olabiliyor. Elinizde varsa, şu anda piyasa ismi kofaktör olarak geçiyor. Bunu kullanabilirsiniz. Ne kadar? Tamamen hastanın ciddiyetine göre ve hastanın kilosuna göre onun şeyleri var. Hazır formları var. Hemen şurada kapının girişinde var. Oradan alabilirsiniz. Peki nasıl kullanacağız? Hemen şunu da göstereyim, bitirmiş olacağım. İki tane flakon var. Birincisinde toz, birisinde su var. Birbirine karıştırıyorsunuz. 2 dakika içerisinde intravenöz veriyorsunuz. Bu kadar. 15 dakika içerisinde iğneyi düşürüyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Söz vermiştim. Zamanında bitireceğime dair. Başkanım, çekilişimize geçelim mi? Evet. Zamanı bitti mi? Yani evet, sunumu burada bitirmiş oldum. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Katkısı ya da sorusu olan varsa çekilişe geçip öğlen oturumunu bitirmiş olacağız. Hocam bir numarayı siz söyleyebilir misiniz? 1 ile 1066 arasında. Bu sefer baklava olacak. O söylendi hocam. 34. Tuğba Bozyiğit. Tuğba Bozyiğit yok mu? Hocam bir tane daha söyleyin. Kadri hocam. 24. Şirin Üseyeva. Sirin Üseyeva. Yokmuş. Soner hocam, sizden bir numara alayım. Ya kimse bugün hediye almak istemiyor. İbrahim Aydın. ...650. 51. Zamanımız var. 651. Kim gelsin? Kıymet Yardım. Neyse, baklava hürmetine çıktı. Kıymet Hanım'a ben adresimi vereceğim. O da bana adresini gönderecek. Ben onun adresine baklavayı göndereceğim. Bir numara söyleyin. 10, 5, 9, 14. 546. Ferhat Bektaş. Ferhat Bektaş. Son bir tane daha söyleyeceğim. Siz söyleyin. Esat Alkaş. Esat Alkaş.
Evet, yani bugün bir hediyeyle kurtardık. Ara veriyoruz. Öğleden sonra tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle gerçekten hem genç hem bilimsel toplantılara merakı olan bir kitle olduğunuzu müşahede etmekten çok mutluyum. Güzel güzel sorular da geliyor. Ses var çok. Öğleden sonra da çok güzel oturumlarımız var. Ama şunu söyleyeyim, özellikle burada bu oturum başkanlığını çok değerli hemşerimiz yine Profesör Doktor Kadriye Yaşar Kart hocamla paylaşmaktan özellikle onur duyuyorum. Kendisi uzun süre Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı olarak bütün yapılanmaların başındaydı. Yani ben şu anda İstanbul'da görev yapıyorum. Hiç bana sormadan sağ olsun bir gün kadromu açtığını gördüm. İşte hemşirelik de böyle bir şey herhalde. Daha doğrusu başka iyi yönleri de var Kadriye Hanım'ın herhalde. Bunu hissetmiş. Ben kadromu da ona borçluyum. Bu yüzden ayrıca minnet duyuyorum. Çok teşekkürler. Burada da teşekkür etmiş olayım Kadriye Hocam size. Ve sözü size bırakıyorum. Öğleden sonra hepinize tekrar iyi günler diliyorum. Hocama da teşekkür ediyorum. Kendisi kıymetli bir acil tıp hocası, duayen bir hoca olduğu için biz onu üniversitemizde kadroda görmekten şeref duyduk. Şimdi 4 konuşmacımız olacak. İlk konuşmacımız Şırnak Devlet Hastanesi'nden Doktor Yakup Uslu bize bilinci kapalı hasta yönetiminden bahsedecek. Buyurun hocam. Sayın Hazirun, değerli hocalarım, kıymetli misafirler, programın öğleden sonraki bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu kısımda biz bilinci kapalı hasta yönetiminden bahsedeceğiz. Günlük yaşantıda, çarşıda, pazarda, hastanede, evimizde veya farklı yerlerde bilinci kapalı hasta tablosuna çok sık rastlıyoruz. Onun için sağlık camiasının bir üyesi olarak bu konuda az çok bilgi sahibi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yakup Hocam bir saniye. Buyurun. Arkadaşlar, şöyle dersi dinlememiz gerekiyor. O taraftan gürültü geliyor. Biraz sessiz olalım. Hocalarımız
Türkiye'nin saygın hocaları ve buraya epey bir zahmet çekerek geldiler. Türkiye'nin her yerinden dersleri dikkatle dinleyelim. Evet, Yakup Hocam devam edin. Sunum planımız şöyle olacak. Terminolojiden bahsedeceğiz. Ardından etiyoloji, klinik yaklaşım, fizik muayene, tanı tedavi, kısaca en sık rastladığımız tablolardan delirium ve demanstan kısaca bahsedeceğiz. Bilinci tanımlayacak olursak kişinin uyanık, kendisi ve çevresinden haberdar olduğu, uyaranlara doğru yanıt verdiği durumdur. Uyanıklık, ascendent retiküler aktivatör sistem adı verilen anatomik bir yapı, orta beyin, pons ve medullanın tarafından kontrol edilen bir sistem. Bilinçsel içerikten sorumlu olan, farkında olmayı sağlayan beyinde serebral korteks ve subkortikal alanlardır. Bilinç bozukluğu dediğimiz zaman ya uyarılabilirlik veyahut da bilinç içeriğinin bozulması veyahut da her ikisinin birden bozulmasıyla oluşan tablodan bahsediyoruz. Burada bir dipnot düşecek olursak, deliriumda hastanın uyanıklık kısmında bir bozukluk olur, demansa da bilinçte bir bozukluk meydana gelir. Bilinç bozukluğu acil serviste veyahut da başka mekanlarda sık rastladığımız bir tablo. Tüm acil servise gelen hastaların yaklaşık %4 ila 10'u bu klinikle geliyor. Yaşlı hastalarda da, acil servise gelen yaşlı hastalarda da yaklaşık %30'lara varan bir oran söz konusu. Mavi çizgilerle gördüğümüz kısım ascendent retiküler formasyon dediğimiz kısım. Terminolojiden bahsedecek olursak konfüzyon, kişinin uyanık fakat çaba göstermesine rağmen çevresinde olanları tam fark edemediği klinik tablodur. Deliriumda kişinin bilinci konfüzedir. Aynı zamanda ajitasyon, aşırı motor aktivite, duysal irritabilite de görülebilir. Letarji, hastanın uykuya meyilli olduğu, sözlü uyaranlarla uyandığı Glasgow koma skalasıyla değerlendirecek olursak 12'nin üzerindeki hastaları ifade ediyoruz. Stupor'da da hasta ağrılı uyaranlara cevap verebiliyor. Fakat uyandığı zaman normal bir uyanma değil, normalin üzerinde bir uyanma söz konusu oluyor. Komada da hiçbir uyarana cevap vermeyen hasta kliniği Glasgow koma skalasıyla değerlendirecek olursak 8'in altındaki hastaları ifade ediyoruz. Etiyolojiyi iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Primer santral sinir sistemini ilgilendiren hastalıklar veyahut da travması, santral sistemin direkt travması. İkinci ana başlığımızda beyni difüz olarak etkileyen sistemik sebepler. Primer sebepleri konuşacak olursak santral sistemin travması, hemorajisi, inme olabilir, tromboz olabilir, sinüslen trombozu, tümörler ve santral sistem enfeksiyonu bu başlık altında inceleyebiliriz. Sistemik problemlere bağlı olarak santral sinir sistemi difüz etkileyen, tamamını etkileyen sebepleri konuşacak olursak, burada hastanın kliniğine göre etiyolojik nedenleri sıralamak istedik. Eğer hastada hipoksi, hiperkapni mevcutsa, pulmoner patolojiler, şiddetli anemi, karbonmonoksite bağlı bu klinik gelişmiş olabilir. Hastada hipoglisemi mevcutsa, kronik alkol alan hastalarda bunu sıklıkla gözlemliyoruz. Aşırı doz insülin alan hastalarda da görebiliyoruz hipoglisemi tablosunu. Hiperglisemi varsa eğer hastada diyabetik ketoasidoz, non-ketotik hiperozmolar komayı da görebiliriz. Eğer hastanın serebral kan akımında bir azalma söz konusuysa hipovolemik şok buna sebep olmuş olabilir. Kardiyak sebepler, kalp yetmezliği, MI bunu tetikliyor olabilir. Enfeksiyon kaynaklı kan akımı azalmış olabilir. Sepsis, menenjit bunu tetikleyen sebepler arasında olabilir. Vasküler sebepler de özellikle hipertansif ensefalopatiyi sık görebiliyoruz. Bu faktör eksikliklerine bağlı bilinç değişikliği gerçekleşmiş olabilir. Özellikle alkol alan hastalarda tiamin eksikliği, piridoksin, folik asit, siyanokobalamin eksikliğini görebiliriz. Elektronik ve pH anormalliklerine bağlı bilinç değişikliği de gelişebilir. Özellikle biz burada sıklıkla hiponatremi ve hiperkalsemi daha sık olarak görebiliyoruz. Endokrin bozukluklar, miksödem koması, tirotoksikoz sıklıkla rastladığımız sebepler arasında.
Endojen toksinlere bağlı bilinç değişikliği gelişmiş olabilir hastada. İşte amonyum yüksekliğine sebep olan bir karaciğer yetmezliği, üreminin oluşmasına sebep olan renal yetmezlikler, karbondioksit narkozuna sebep olan akciğer patolojileri bu başlık altında değerlendirilebilir. Bir de egzojen toksinler var. Bunlar arasında sık rastladığımız alkollere bağlı bilinç değişikliği acil serviste sıklıkla rastlıyoruz. Sarımsak intoksikasyonuna bağlı olabilir. Antidepresan alımları, stimulan ilaç Arkadaşlar. alımları, amfetaminler, Hocam bir saniye. narkotik alımı. Buyurun Bir hocam. saniye. Genel olarak salonda bir uğultu var. Yani bu, ben kısmayı dinlemek istiyorum. Eminim dinlemek isteyen başka hocalarımız da var. Sağlıkçılarımız da var. Yani biraz daha şu salondaki uğultuyu azaltabilirsek çok memnun olacağız. Dinlemek isteyenlere saygı açısından şu salondaki uğultuyu bitirirsek çok memnun olacağım. Kusura bakmayın hocam, buyurun. Estağfurullah hocam, teşekkür ederim. Diğer sebepler hipotermi olabilir, hipertermi, malin hipertermi, nöroleptik malin sendrom, nöbetlere bağlı bilinç değişikliği gelişebilir. Şimdi yaş aralığına göre en sık etiyolojik sebepleri konuşacak olursak, infantlarda daha sıklıkla enfeksiyon, travma, suistimal, metabolik sebeplere bağlı bilinç değişikliği daha sıklıkla gözlemliyoruz. Çocukluk döneminde toksik alımlar sıklıkla gördüğümüz sebepler arasında. Genç erişkin döneminde toksik alım, madde kullanımı, travma daha sıklıkla karşılaşıyoruz. İleri yaşta da ilaç değişiklikleri, ilaç overdozu, enfeksiyon, yaşanılan çevre değişiklikleri, inme ve travma daha sıklıkla gözlemlediğimiz, şahit olduğumuz sebepler arasında. Klinik yaklaşım, bilinci kapalı hastada klinik yaklaşım önemli. Başlıklar halinde sıralayacak olursak primer değerlendirme, hastanın stabilizasyonu, hikaye, fizik muayene, nörolojik muayene, tanısal testler, tedavi ve izlem. Bunu başlıklar halinde anlatacağız yine. Amacımız hastayı öncelikli olarak stabilize etmek, sonrasında patolojiyi tespit edip hızlıca tedavi uygulamak. En önemli olan amaçlarımız arasında muayene ile birlikte stabilizasyonu beraber yürütmemiz gerekiyor. Aynı zamanda laboratuvar, görüntüleme, tedavi de eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. Hastanın dediğimiz gibi primer değerlendirilmesi, stabilizasyonu ilk başta beraber eş zamanlı olarak planlamamız ve yürütmemiz gerekiyor. Hastanın hava yolu, solunumu, dolaşımı değerlendireceğiz. Sonrasında stabilizasyonu hızlıca sağlamamız gerekiyor yine. Oksijen desteği, 2 tane geniş IV damar yol, kardiyak monitorizasyon, parmak ucu saturasyon monitorizasyonu, vital bulgular, yine kan şekerini hızlıca muhakkak bakmamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarının özellikle bu konuda biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. EKG'yi muhakkak görmemiz gerekiyor. Primer değerlendirmede eğer hasta geldi, değerlendirdik, tansiyonu düşük, hemen IV sıvı başlayacağız. IV sıvı yetersiz geliyorsa inotrop ajan da aynı zamanda başlamamız gerekiyor. Entübasyonu planlamamız gerekiyor. Hasta eğer glaskobu 8'in altındaysa, travma hastalarında 10'un altındaysa, geri döndürülebilir bir sebep düşünmüyorsak entübe etmemiz gerekiyor hastayı hızlıca. Travma hastalarında spinal immobilizasyon sağlamamız gerekiyor. İdrar miktarını takip ediyorsak foley sonda takacağız hastaya. Nöbet geçiren hastanın nöbetini durdurmamız gerekiyor. Öykü çok önemli. Öyküyü hasta yakınlarından, getiren sağlık personellerinden, çevresinden detaylı bir şekilde almamız gerekiyor. Ne oldu, nerede, nasıl buldunuz hastayı çok sormamız gerekiyor bunu. Nöbet hikayesi var mı daha önceden? Evde boş ilaç kutusu var mı? Alışkanlıkları, madde alımı var mı? Herhangi bir kullandığı ilaç var mı? Hastanın kliniğini kötü etkileyecek. Hastanın bulunduğu çevrede gaz maruziyeti, koku var mı? Eğer karbonmonoksit intoksikasyonu düşünüyorsak, ailesindeki bireylerde de aynı klinik söz konusu mu? Onu da sormamız gerekiyor. Daha önce benzer sorunları, hastalığı var mıydı? Sorgulamamız gerekiyor. Olayın başlangıcı ne zaman? İskemik sebebi düşünüyorsak hastanın tedavisini planlamak adına önemli bir soru. Opiyat kullanımı var mı hastanın? Sorgulamamız gerekiyor. Son zamanlardaki semptomlarını sorgulayacağız. Anormal motor aktivite var mı? Nöbet açısından yine bunu sorgulamamız gerekiyor. Bilinç bozukluğu ani mi, kademeli mi gelişti? Bunu da sormamız gereken sorular arasında.
Ani gelişen bilinç değişikliklerinde travma, nöbet, vasküler kaynaklı sebepler, kardiyak sebepler düşünebiliriz. Eğer klinik saatler ve günler içerisinde gelişiyorsa metabolik sebepleri ön planda düşünebiliriz. Hastanın kliniği haftalar içerisinde gelişiyorsa enfeksiyon, subdural hematom özellikle tümör düşünmemiz gerekiyor. Fizik muayenede hastanın vital bulgularını, bilinç seviyesini, pupillerini, uyaranlara cevabını, travma belirtileri var mı? Bunları detaylı incelememiz gerekiyor. Koma skalası, özellikle biz acilde Glasgow koma skalasını daha sık kullanıyoruz, daha işlevsel bizim için. Çünkü hastanın nörolojik seviyesinin belirlenmesinde hem tedaviye yanıt derecesini takip etmemizde çok yardımcı oluyor bize. Ön tanılara geçecek olursak yine hastanın işte kliniğine göre ön tanıları sıralayalım. Eğer hastada hipertansiyon varsa hipertansif ensefalopati, kafa içi basınç artışı, intoksikasyon düşünebiliriz. Hipotansiyon mevcutsa hastada MI, şok, sepsis, travma, hipovolemik şok düşünebiliriz. Hastanın kliniğinde bradikardisi mevcutsa ilaçlar, yaşlı hastalarda özellikle kardiyak hastalığı olan, kardiyak geçmişi olan hastalarda beta blokör, divoksin ve kalsiyum kanal blokörlerini muhakkak sorgulamamız gerekiyor. Kafa içi basınç artışı olan hastalarda Cushing refleksine bağlı da bradikardi gelişmiş olabilir yine. Hipotiroidi, inferior MI varsa bu da bradikardiye sebep olabilir. Taşikardi ile gelen hastalarda yine muhakkak ilaçları sorgulamamız gerekiyor. Sempatomimetik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar sebep olmuş olabilir. Sepsis, ateş yine taşikardiye sebep olmuş olabilir. Hipovolemik şok, kalp yetmezliği, anemi taşikardi sebepler arasında sıralayabiliriz. Hasta ateş kliniğine gelmişse sistemik enfeksiyon, sepsis, menenjit aklımıza gelmeli. Nöroleptik malin sendrom yine ateşe sebep olmuş olabilir. İlaçlara bağlı salisilat intoksikasyonunda hastada ateş gelişebilir. Bunu dikkatli bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. Hipotermi varsa hastada sepsis, şok, soğuğa maruziyet aklımıza gelmeli. Hiperventile hastada, hiperventilasyon olan hastalarda ağrıya bağlı hiperventilasyon gelişmiş olabilir. Diyabetik ketoasidoz düşünebiliriz. Salisilat intoksikasyonunda da yine hiperventilasyon olabilir. Hipoventilasyon olan hastalarda da sedatif ilaçlar, opiyat ve barbituratlar aklımıza gelmeli. Hastanın nefes kokusuna göre de bir ön tanımız olabilir. Eğer idrar benzeri bir koku varsa nefesinde fötör hepatikus, üremi aklımıza gelmeli. Aseton kokusu varsa ketoasidoz aklımıza gelmeli. Sarımsak kokusunda organofosfat intoksikasyonu, alkol kokusunu zaten biliyoruz. Acı badem kokusu varsa siyanür intoksikasyonu aklımıza gelmeli muhakkak. Hastanın solunum şekline göre lezyonların yerini saptamada bize yardımcı olabiliyor solunum şekli. Mesela chain stroke solunumu varsa hastada, chain stroke solunumu hiperventilasyon periyodunu apne periyodu takip eder bu solunum paterninde. Bu tür hastalarda bilateral hemisferik hasar veya bazal ganglion hasarı gelişmiş olabilir. Eğer hastada santral nörolojik hiperventilasyon varsa bu solunum paterninde de devamlı, düzenli, hızlı bir solunum paterni mevcuttur. Beyin sapı hasarı düşünebiliriz. Ataksik solunumda yüzeysel ve düzensiz bir solunum mevcuttur. Bunda da solunum merkezinin hasarı aklımıza gelmeli. Apneik solunumda da uzamış bir inspirasyon süresini takip eden ekspiratuar apne gelişmiştir. Bunda da alt pons hasarını aklımıza getirmeliyiz. Fizik muayenede, cilt muayenesinde hastanın kliniğine göre aklımıza yine farklı tanılar gelebilir. Siyanozu varsa hastanın pulmoner patolojiler, solukluk varsa hipovolemik şok, anemi, işte karaciğer hastalığı varsa hastanın cildinde sarılık ve teşhis purpura, cerrahi bir skar varsa bunu da dikkatlice görmemiz gerekiyor. İğne izleri varsa IV ilaç kullanımında şüphe etmemiz gerekiyor. Baş boyun muayenesi önemli. Travma işaretlerini muhakkak araştırmalıyız. Skalpta travma izi var mı? Elimizle muayene edip saçlı deriyi muhakkak bakmamız gerekiyor. Eğer hastada dil laserosyonu mevcutsa nöbet aklımıza gelmeli. Kafa tabanı kırığı varsa hastada, yani kafa tabanı kırığının işaretleri neler? Bottle sign, batan güneş manzarası, hemotympanium, otere rinore, racunais dediğimiz klinik bulgularla kafa tabanı kırığından şüphe edebiliriz. Travma şüphesi yoksa hastada menenjit açısından
hastanın ense sertliğini muhakkak muayene etmemiz gerekiyor. Nörolojik muayene bizim için değerli. Birinci kapalı hasta yönetiminde değerli. Nörolojik muayeneyle beyin sapının intak olup olmadığı, fokal lezyonların tespiti, prognoz hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bilinç düzeyini değerlendirmek için biraz önce de bahsettiğimiz gibi Glasgow koma skalası bizim için değerli. Glasgow koma skalasında motor yanıt, sözel yanıt, göz yanıtı değerlendiriyoruz. Bu puanlıyoruz. 3'ten 15'e kadar hastanın kliniğini bu yanıta göre değerlendiriyoruz. Hastanın postürüne göre de lezyonun yeri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Eğer deserebre postür mevcutsa, yani kollar ve bacaklar hiperekstense vaziyetteyse, bilateral orta beyin ve pons lezyonu aklımıza gelmeli. Dekortiko postür mevcutsa, bacaklar hastada hiperekstensiyonda, dirsek fleksiyonda şeklindedir. Kortikal ve subkortikal lezyonları bu hastalarda görebiliriz. Pupil muayenesi de çok önemli. İki göz arasında %20'ye yakın bir fark normal karşılayabiliriz. Bazen koma hastalarında ışık refleksi normal olabilir. Herhangi bir değişiklik olmaz. Normal pupil çapımız 3 ve 5 mm arasında değişir. Pinpoint pupil dediğimiz klinik varsa hastada pupilin çapı 1 mm'nin altına düşer. Hastanın pupil muayenesine göre miyozis varsa opiyat, sedatif, organofosfat intoksikasyonu vesaire düşünebiliriz. Midriazis mevcutsa hastada antikolinerjik sempatometrik alımı, unkal herniasyon, 3. sinire bası aklımıza gelmeli. Unilateral midriatik fix pupilası varsa hastanın ipsilateral tümör kanama aklımıza gelmeli. Yine unilateral miyotik pupille mevcutsa Horner sendromunu düşünebiliriz. Metabolik problemlerde pupil cevabı korunabilir. Göz hareketleri de önemli bizim için. Göz hareketlerini vestibüler sistem ve beyin sapı yönetiyor. Okulosefalik refleks ve okulovestibüler refleks var. Şöyle şekilden gösterecek olursak, bu okulevestibüler okulosefalik refleks hastanın başını sağa çevirdiğimizde göz sola doğru deviye oluyorsa ve hızlıca normal halini alıyorsa bu normal bir reflekstir. Okulevestibüler reflekste de hastanın kulağına 10 cc mayiyi 10 saniye süreyle boşaltıyoruz. Sonrasında normal kişilerde bir nistagmus gelişiyor. Fakat eğer hastanın kortekste bir patolojisi varsa mayi boşalttığımız yere doğru göz deviye olabilir. Göz deviye olur. Eğer beyin sapında bir patoloji varsa bu da bu gözler fix kalıyor, değişmiyor. Ve okulevestibüler reflekste. Şeyde de okulosefalik reflekste de hastanın başını çevirdiğimiz zaman gözle beraberinde aynı yöne doğru gidiyorsa burada da beyin sapında patoloji düşünebiliriz. Tanıda laboratuvar testler önemli. Dediğimiz gibi hipoglisemiyi atlamamamız gerekiyor. Özellikle diyabeti olan hastalar, kronik alkol olan hastalarda hipoglisemiye sık rastlıyoruz. Elektrolit anormallikleri sıklıkla hiponatremiyi görebiliriz. Tümörü olan hastalarda kalsiyum patolojileri, kalsiyum metabolizma bozuklukları sıklıkla rastlayabiliriz. Kan gazını muhakkak görmemiz gerekiyor. pH'sini, karboksemoglobini, eğer karbonmonoksit intoksikasyonu düşünüyorsak görmemiz gerekiyor. Tam kan sayımını almamız gerekiyor hastanın. Kanama profili, kanama bozuklukları ve antikoagülan doz aşımında bize fikir veriyor. Diğer laboratuvar testler, eğer toksik bir klinik düşünüyorsak toksikolojik tarama yapmamız gerekiyor. Menenjit düşünüyorsak BOS analizi, tiroid ve kortizol hormon seviyeleri eğer miksödem düşünüyorsak, spesifik bazı ilaçların düzeylerine de bakmamız gerekiyor. Eğer hastada epileptik bir tablo geliştiyse ilaç düzeyi, karbamazepin, fenitoin, valproik asit görmemiz gerekir. Digoksin alan hastada digoksin düzeyinin belki bazen görmemiz gerekebilir. Kan kültürleri septik hastalarda alınması gerekiyor. Diğer testler karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, kan amonyak düzeyi, laktat düzeyi, tam idrar tetkiki, kan, idrar ve gayta kültürünü septik hastalarda alabiliriz. Görüntülemede beyin tomografisi bizim için çok önemli. Eğer kitle düşünüyorsak, kanama düşünüyorsak kontrastsız beyin BT değerli bizim için.
Bazen kitle arteriovenöz malformasyon düşünüyorsak o tür hastalarda beta anjiyografi almamız gerekebilir. Akciğer patolojilerinde PA akciğer, servikal travma düşünüyorsak servikal grafi, EKG'yi muhakkak görmemiz gerekir. EEG bazı hastalarda gerekebilir. BT negatif menenjit sak şüphemiz varsa bu tür hastalarda da LP yapmak gerekebilir. BT negatif yine beyin sapı lezyonu düşünüyorsak bu tür hastalarda da MR gerekebilir. Tedavide hastanın hava yolu, solunum ve dolaşımını hızlıca kontrol edip stabilizasyonu sağlayacağız. IV damar yolu sıvı tedavisi, entübasyon, travma düşündüğümüz hastalarda da stabilizasyonu sağlamamız gerekiyor. Koma kokteyli, rutin her hastada kullanımı önerilmiyor bu koma kokteyli. Eğer hastada hipoglisemi düşünüyorsak dextroz verebiliriz, oksijen desteği sağlayabiliriz. Opiyat intoksikasyonu düşündüğümüz hastalarda naloksan verebiliriz. İşte alkol alan hastalarda tiamin verebiliriz ampirik olarak. Kafa içi basınç artışı düşündüğümüz hastalarda da baş 30 derece eleve olacak şekilde yatırılır. Mannitol tedavisi başlanır. Kitle varsa steroid tedavisi de beraberinde başlamak gerekebilir. Aktif nöbeti muhakkak durdurmamız gerekiyor. İntoksikasyon düşündüğümüz hastalarda spesifik bir antidotu varsa onu uygulayabiliriz. Mesela bir benzodiazepin intoksikasyonu varsa flumazenil uygulanabilir. Miksödem düşündüğümüz hastalarda tiroksinosteroid tedavisi. Antibiyotik sepsis düşündüğümüz hastalarda ampirik olarak başlayabiliriz. Kısaca delirium ve demanstan da bahsedip bitireceğim. Deliriumda bilişsel işlevler ve dikkatin genel bozukluğu ile oluşan klinik tablo. Hocam kısaca toparlarsanız. Hocam bilmek üzere hemen toparlıyorum. Demansta da bilinç ve dikkatin sağlam kaldığı, hafızanın ve kortikal fonksiyonun bozulduğu klinik tablodur. Adi servise izlenen hastaların %40'ı 70 yaş ve üzeri olabilir. Bunların %25'inde bilinç seviyesinde değişme, %25'inde delirium, %50'sinde de bilişsel fonksiyonlarda bozuklukla gelebilirler. Onun için sıklıkla rastladığımız bir tablo delirium. Patofizyolojisinde primer intrakraniyal hastalıklar, sistemik hastalıklar, dış kaynaklı toksinler, ilaç çekilmesi görülebilir. Kliniği günler içerisinde dikkat, algı, düşünce, hafızanın bozulduğu, etiyolojisine değinecek olursak özellikle enfeksiyöz nedenler, metabolik hipoglisemi, alkol zehirlenmesi, ilaç çekilmesi etiyolojide en önemli sebepler arasında. Tedavisi, bilinci kapalı hastanın tedavisiyle aynı. Ajitasyon sık gördüğümüz bir durum bu tür hastalarda. Antiepileptik, lorazepam, haloperidol gibi ilaçları kullanabiliriz bu tür hastalarda. Deliriumla psikoz karışabilir. Deliriumda hastanın yaşamsal fonksiyonları anormaldir. Geçmiş bir tıbbi öyküsü vardır. Geri dönmesi tipiktir. Psikozda da yaşamsal bulgular normal görünüyor. Psikiyatrik bir geçmişi var hastanın. Bununla ayırt edebiliriz. Demansta dediğimiz gibi mental kapasitede bir azalma söz konusu. En önemli iki sebep demansa neden olan Alzheimer, dejeneratif hastalıklar ve multiple enfarkta bağlı vasküler demans en önemli sebepler arasında. Burada da yine geniş bir etiyolojik tablo var. Delirium ve demansta klinik olarak karşılaştıracak olursak delirium ani, kısa saatler, günler içerisinde dalgalı seyir gösteren, konuşması tutarsız ve dezorganize bir klinik tablosu vardır. Demansa da yavaş gelişen, kronik, aylar, yıllar içerisinde bilinç düzeyi açık, konuşması düzenli fakat anomik ve afazik bir konuşma tarzı mevcuttur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Tezahüratta gayet iyiyiz ama sessizlikte de aynı performansı bekliyorum. Yakup hocamıza soru ya da katkısı olan varsa salondan alabiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Mehmet Gül, anafilaksi ve yönetiminden bahsedecek. Buyurun hocam.
Evet, tekrar merhaba. Öğleden sonra böyle genelde mahmurluk olur ama gördüğünüz gibi çok dinamik bir ekip var hocam. Susturmak için zorlanıyorsunuz bayağı. Bu güzel bir şey tabii yine. Heyecanlı bir grup. Sabahleyin söylemiştim. Bal şehri değil mi? Hangi şey? Pervari. Pervari balı meşhur. Dünya çapında meşhur değil mi? Tabii riskleri de var. Anafilaksi görmeyen var mı? Gören var mı diye sormuyorum bakın. Anafilaksi ya da anafilaksiye yakın reaksiyonlar dediğimiz değil mi? Bol miktarda görülen bir yer. Olsa gerek. Şimdi sunuma başlamadan önce bir tane emniyet amiri, emniyet müdür yardımcısı bir şey vardı çalıştığımız yerde. Tam 3 defa anafilaktik şokla gelmişti. 3 defa. Çok enteresan bir de böyle hayat dolu birisi. Tam dört dörtlük yani ben arkadaşlara hani pratik olarak göstermek isteyeceğim. Tam o her şeyiyle birazdan anlatacağım klinik semptomları bulgularıyla son derece demonstratif bir vakaydı ama yani diyeceksiniz ki hocam demek ki anafilaktik şok öldürmüyor mu? Yani adamın şansından herhalde ama herhalde sanırım bir protokolde bilmiyorum basına yansıdı mı yansımadı mı ya da şeyde protokolde yine üçünde de arı sokması. Yine protokoldeyken arı sokuyor. Daha sonra herhalde hastaneye yatıyor vesaire. Sonradan öğrendim bunlar tabii. Başka bir hastanede. Vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabii anafilaktik şok, anafilaksi dediğimiz olay alerjik şok da diye de tanımlanabilen adı üstünde alerjik reaksiyonların silsilesi sonrasında ortaya çıkan bir klinik tablo. Ölümcül bir tablo. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hastane öncesinde, genelde burada arkadaşlarımızın çoğu sağlık personeli, hastane öncesinde çalışacaklar vesaire. Hastane öncesinde insanların ilaç ya da müdahaleyle hayatı döndürebileceği 3 tane şey söyleyin bana. İntramüsküler yapılan enjeksiyonla, bakın IV falan değil. Çok zorlanmayacaksınız yani. 3 tane şey var. Bir tanesini Başar Hoca söyledi. Neydi o? Neydi? Nalokson. Ne çabuk unuturuz ya? Nalokson. Yani sahada yapıyorsunuz iğneyle hastanın hayatını kurtarıyorsunuz. Hem de kas. Öbürü ne? İpucu. Adrenalin. Adrenalin. Bir tane daha var. O tabii biraz farklı bir konu. Soner Hoca yok herhalde burada. Söyleyin. Glukagon. Bravo. Değil mi? 3 tane intramüsküler hayat kurtarıcı ilaç var. Bunun üçünü de iyi bilin. Glukagon nerede kullanılır? Onu da söyleyeyim o zaman. Hayat kurtarıcı olarak glukagon nerede kullanıyoruz? Hipoglisemi değil mi? Hipoglisemi. Şimdi biz işte o 3 taneden bir tanesi olan adrenalinin hayat kurtarıcı olduğu anafilaksi, anafilaktik şok, alerjik şok dediğimiz olaydan bahsedeceğiz. Şöyle de bir enteresan bir şey var. Şimdi mesela kalp yetmezliği diyorsun, şunlara bağlı. Bilmem işte septik şok şunlara bağlı. Bilmem böbrek yetmezliği vesaire. Ama bu ne? Neye bağlı bu? Etiyoloji. Her şey. Değil mi? Her şey. Adama soruyor ne alerji yapar? Vallahi her şey yapar. Yani sebep birçok şey olur. Tabii ki biz burada en sık karşılaştığımız olaylardan bahsedeceğiz. En muhtemel. Dolayısıyla ortaya koyabildiğimiz ya da testlerle ya da şeyle. Ama gerçekten özellikle de riskli gruplar var. Böyle az önce söylediğim gibi defalarca alerjiyi geçiren kesimlerde olduğu gibi onları ortaya koymak, riskli grupları belirlemek bunlar önemli hayat kurtarma açısından. Yoksa basit alerjik reaksiyonlarda zaten tıbbi tedaviler belli. Hakikaten sebeplere baktığımız zaman bunlar böyle en majör dediğimiz, en sık karşılaştığımız sebepler. Fıstık da bir etkenmiş ama tabii bu yer fıstığı. Rahat olun. Değil mi? Yani özellikle bitkiler, gıdalar, alerjenler, ilaçlar vesaire. Tabii fıstık deyince bir de reklama girelim dedik burada. Yararlı fıstıklar da var tabii. Bu valiliğin web sayfasından aldık. Bunu tıbbi literatürden değil de ama maşallah neler. Yani böyle faydalı tarafları varmış. Özellikle hocam yeri gelmişken Antep fıstığından çok daha iyi olduğunu burada tekrar vurgulayalım. Çünkü Becet Hoca da burada Antep fıstığından çok daha iyi Siirt fıstığı. Tekrar ben vurgulayalım. Biz de misafirler olarak onu görelim değil mi Güven Hocam?
Nasıl olduğunu bir görelim bakalım. Peki bu alerji, anafilaksi her yaş grubunda, bu da ilginç bakın. Şu yaş grubunda, bu yaş grubunda diye bir şey yok. Yani doğumdan ölüme en ileri yaşa kadar her yaş grubunda görülen bir tablo. Dolayısıyla önemli. Hepimizi ilgilendiriyor. Yani çocukçuları ilgilendirmiyor, bilmem ne, işte öyle bir şey yok. Peki tabii daha çok en sık karşılaştığımız bilhassa gıda, arı, lateks. Bir de son zamanlarda ne var? Özellikle bu görüntüleme maşallah zenginleştikçe, hastanelerimizde görüntüleme imkanları arttıkça şimdi bakanlığımız tedbir alma yoluna gitti mecburen. Korkunç derecede bir kontrast madde ve onunla ilgili alerjiler artmaya başladı, karşılaşmaya başladık. Bir de bu idiopatik dediğimiz, yani işte bir şey bulamadığımız zaman idiopatik dediğimiz bir alerji var ki o da ayrı bir grup. Bir kere şunu iyi bilmemiz lazım. Yine önemli vurgulanması gereken bir tarafı hızlı gelişiyor. Hızlı, ani, dakikalar, saniyeler içerisinde. Yani hasta o 3 defa bize geldi ama hep demek ki herhalde kendi tablosunu bildiği için nedir? Hızlı bir şekilde, bir de tabii güvendiğim bir merkeze. Bu çok hızlı müdahale edilmesi gereken bir hastalık olduğu için işte onun için adrenalin sahada kullanılabiliyor. Tabii değişik semptomları var. Bizim en sık gördüğümüz, yani sizlerin de gördüğü birçok yerde bu alerjik görüntüler, işte dudaklarda, boğazda şişmeler, ciltte kaşıntı, bazen böyle döküntü falan olmaz ama kaşıntı olur. Onu da önemseyin. Ya bu işte psikolojik midir ya da başka bir şeyden mi diye düşünmeyin. Tabii bunun yanı sıra sadece alerji dediğimiz zaman cilt olayları olarak da düşünmeyin. Özellikle bu bazı vücutta bazı enzim eksikliğinden dolayı ortaya çıkan ciddi alerjik hastalıklarda hastada böyle karında şişme, karın ağrısı gibi, böyle vücudunda şişme gibi tablolar olabilir. Hasta bilmez, herhalde fazla yedik, şişkinlik falan filan gibi düşünür. Ama altta çok ciddi bir alerjik hastalık ortaya çıkabilir. Dolayısıyla potansiyel olarak, riskli hasta grubu olarak bunları tespit etmek lazım. En azından alerji bölümüne yönlendirmek lazım. Tabii bunlarda böyle dilde tat değişikliği gibi, ne bileyim nefesle ilgili daha çok halsizlik, ölüm korkusu, sıkıntı, panik gibi böyle şeyler de olabilir. Özellikle tabii dediğim gibi sistemik reaksiyonlar, astım krizi gibi, solunum durması gibi, tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon, şok, büyük abdest kaçırma, idrar kaçırma, bunların anafilaktik şokun en tipik klinik özellikleri. Yani bu hasta herhalde kalp krizi mi geçiriyor, başka bir şey mi diye de düşünülebilir ama ya hikayesinden ya da daha önceki o tabloyu gören insanlardan bu hastadaki durumun anafilaksi olduğunu bilmek lazım. Bu uluslararası, tabii okunuyor mu bilmiyorum, uluslararası anafilaksi için bir tanı kılavuzu. Burada işte akut başlangıçta alerjene maruziyet sonrası hızla gelişen, bilinen bir alerjene maruziyet sonrası dakikalar, saatler içerisinde gelişen tabloları saymış. Bunlardan işte 3 kriterden bir tanesinin olması durumda anafilaksi tanısı söyleniyor. Tabii ne yapacağız? 112 ya da işte hastane öncesindeki ekipten alerjenle karşılaşma, reaksiyonu arasında geçen zaman önemli. Reaksiyonun özelliği az önce saydıklarım ve düzelme süresi. Bazen kendiliğinden düzelebilir. Belli bir zaman içerisinde hasta klinik olarak düzelebilir. Bunlar önemli. Tabii laboratuvar olarak teşhiste kullanılan bir takım şeyler var. Bunların tabii her merkezde, her hastanede yapılabilen tetkikler değil ama en azından teorik olarak da olsa ismini bilin. Ayrıca tanı olarak bu tabii dediğim gibi klinik tablo, eğer bilgilenme veyahut da hastanın tablosu çok hızlı bir şekilde geliştiği zaman bu birçok hastalığa ayrıca tanıda düşünülebilir. Bunlar işte çok basit bir panik atak, işte kalp krizi gibi, pulmoner emboli gibi yine ölümcül olabilen tablolardan işte psikolojik, nörolojik hastalıklara kadar çok değişik hastalıklarla karışabilir. Yani ne yapacağız biz şimdi böyle bir tabloda? Anafilaksi tablosunda ne yapmamız lazım? Eğer hastane ortamı veyahut da işte ne bileyim sağlıkla ilgili bir merkezdeyse hastaya hızlı bir şekilde işte semptomların gözden geçirilmesi, adrenalin bir an önce temin edilmesi gerekir. Yani hayat kurtarıcı ilacımız burada adrenalin. Onu iyi bilmemiz lazım. Hastanın pozisyonunun solunum, dolaşım gibi yani klasik normal diğer ciddi hastalarda yaptığımız o
tedbirler, güvenlik müdahalelerini vesaire, oksijen gibi, monitör gibi şeyleri bu hasta için de tabii çok seri bir şekilde yapacağız. Özellikle de şu potansiyel riskli olan hasta gruplarını iyi belirlememiz lazım arkadaşlar. Bunlar ne? Gecikmiş epinefrin uygulaması olan, astımı olan, bifazik reaksiyon öyküsü dediğimiz ya da kalp damar hastalıkları olan hastalar biraz daha bu konuda potansiyel riskli hastalar. Peki ne yapacağız? Tedavide önemli yegane diğer ilaçlar da tabii destekleyici olması açısından önemli ama ne diyoruz? Biz ona altın vuruş dediğimiz yani ya da hayat kurtarıcı müdahale adrenalin. Peki onun tabii dozunu, uygulama yerini vesaire çok iyi bilmemiz lazım. Nasıl uygulandığını. Anterolateral uyluktan intramüsküler adrenalin uygulaması. Yani yapılacak ilk tedavi özür dilerim. Yani anafilaktik şoktaki ilk tanı demek ki ilk tedavi neymiş? Adrenalin. Burada doz görüyorsunuz, dozu. Eğer gerekirse tabii hastanın durumuna göre tekrarlama durumumuz olabilir. Eğer bu adrenalin ilk müdahalesiyle hasta klinik olarak düzelmediği zaman da yine damardan infüzyon şeklinde adrenalin uygulamasına devam ediyoruz. Burada dozları detaylı bir şekilde bahsetmiyorum ama özellikle yine diğer birçok durumda olduğu gibi intravenöz yolu uygulayamadığımız zaman burada da yine adrenalin intraosseoz olarak kullanabilen bir ilaç olduğu için intraosseozla hastane öncesinde de ya da herhangi bir ambulans ortamında çok rahat bir şekilde pratik olarak uygulanabilen bir şey olduğu için. Yani anafilaktik şokta damar yolu açma problemi olabileceği için intraosseoz yolu burada da mutlaka düşünmemiz gerekir. Şöyle. Hava yoluyla ilgili de yine sabah bahsetmiştim. Entübasyon bazen bu hastalarda zor olabilir çoğunlukla. Dolayısıyla bu hastalarda yine entübasyon dışındaki özellikle de krikotiroidotomi dediğimiz trakeanın cerrahi olarak açılması yönteminin hızlı bir şekilde düşünmemiz lazım. Eğer hastadaki alerjinin sebebi beta blokör ise o zaman yine burada da yine glikagonu veriyoruz bakın. Dozumuz belli. Yanı sıra tabii bazı bronkodilatasyon yani hava yollarını rahatlatacak bir takım ilaçlar kullanılabilir. Bunlar da yardımcı destekleyici tedaviler olarak düşünülebilir. Bir de son dönemdeki ciddi olarak son zamanlarda gündeme gelen ekstrakorporal membran oksijenizasyonu dediğimiz bir özel bir uygulama düşünülebilir bu hastalarda. Kortikosteroidler tabii uygulanabilir. Antihistaminikler kullanılabilir. Özellikle de bu anafilaktik reaksiyon gelişmiş hastalarda mutlaka daha sonraki süreçte potansiyel bir risk taşıması nedeniyle bu hastalara intramüsküler olarak hazırlanmış, önceden intramüsküler olarak uygulanabilen epinefrin ilacını enjektörlerini hazır bir şekilde satılan enjektörlerini bu hastalara tarif ederek güzel bir şekilde reçete edilmesi gerekir. Bu da sanırım yine küçük görünüyor. Algoritmamız bu hastalarda. Anafilaksi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, Mehmet hocamıza bu güzel sunumu için teşekkür ediyorum. Gerçekten anafilaksi çok önemli bir acil ve birçok branşı birden ilgilendiriyor. Her yerde karşımıza çıkabiliyor. En kolay tedavi edebileceğimiz şok türü aynı zamanda. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Soru ve katkı alabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet hocamıza. Ben şu an üçüncü konuşmacı olarak da daha önce de ilettiğim gibi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapıp üniversiteyi yapılandıran bu konuda da duayen bir isim sepsis ve septik şok konusunda Profesör Doktor Kadriye Yaşar Kartan'ın alkışlarınızla alıyoruz. Ben de bu arada kendi memleketimde bilimsel bir sempozyumda bulunmaktan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. 6 ay önce de ilk tıp fakültesi dekanlığımızın gerçekleştirdiği bilimsel ilk sempozyumda da bulunmuştum. Gerçekten başta İl Sağlık Müdürümüz Erol Bey, tıp fakültesi dekanımız, akademisyen arkadaşım Mefik Arıca ve ATÜDER Başkanı değerli hocam
Başar hocamıza ve organizasyonda emeği geçen büyüğünden küçüğüne tüm arkadaşlarımıza gerçekten hasreten teşekkür ediyorum. Hakikaten bizim için bir hemşeriniz olarak gurur kaynağı. Yani inşallah bu toplantıların da devamının gelmesini, bilimsel aktivitelerinle de Siirt'in tanınmasını, duyulmasını arzu ediyorum. Ben bugün 3. konuşma olarak sepsis ve septik şok yönetiminden bahsedeceğim. Genel olarak epidemiyolojisi ya da tanımlamaları, klinik bulguları veya tedavisi her biri aslında ayrı birer konu ama zaman kısıtlı, kısaca çok da sıkmadan genel olarak bahsetmek istiyorum. Sepsis nedir? Hastaya nasıl yaklaşmalıyız diye. Aslında ciddi mortalitesi yani öldürücü bir hastalık. Bir enfeksiyon hastalığın komplikasyonudur. Aslında vücudumuzun inflamatuar cevap dediğimiz enfeksiyona karşı oluşturduğu cevabın bozulmasından kaynaklı fizyolojik, biyolojik ve biyokimyasal bazı anomalilerin vücutta oluşturduğu ve organlarımızda bozukluğa sebep olan hatta öldürücü, çoğunlukla öldürücü ağır bir tablo. Fizyopatogenezi çok karışık. Genellikle gram negatif ya da gram pozitif bakteri dediğimiz mikropların oluşturduğu, başlangıcını yaptığı, tetiklediği bir mekanizması var. Ve genel olarak mikrosirkülasyon dediğimiz dokunun kanlanmasıyla ilgili bozukluğu tetikleyen bir dizi karmaşık olaylar zinciri. Sonuç olarak doku bozulduğunda, oksijenlenmesi bozulduğunda hasar görüyor ve o organ işlemez hale geliyor. Organ işlemez hale geldiğinde de hayatı tehdit eden sepsis ve septik şok tablosu ortaya çıkıyor. Birçok çalışmada da bilhassa sepsiste mikrosirkülasyon dediğimiz kapiller düzeyde doku hasarının varlığı gösterilmiş. Bununla birlikte koagülasyon bozuklukları yani inflamatuar aktivasyonun tetiklediği koagülasyon bozuklukları, eritrosit ya da kapiller alanda kaçaklar, eritrosit bozuklukları, hipoksi ve organ yetmezliklerini görmekteyiz. Geçmiş yıllardan itibaren sepsisle ilgili ve enfeksiyon başlangıcı arkasından SARS ve sepsis, ağır sepsis ve şoka doğru uzanan bir trend olduğu biliniyordu. Yani kontrolsüz bir inflamatuar cevaptı. Yani enfeksiyon varlığına karşı, mikroba karşı vücudun dengesiz bir cevabı diye kabul ediliyordu. Ama 2016 yılında, geçtiğimiz yıllarda yeni düzenlemeler yapıldı ve aslında enfeksiyon, sepsis ve septik şok şeklinde tanımlamanın klinisyene, hekimlere, sağlıkçılara daha yardımcı olduğu gösterildi. Ve insidansı yani görülme sıklığı giderek artmakta. Global olarak dünyada 2015 yılına kadar yapılmış 10 yıllık bir çalışmada 100 binde 437 olarak gösterilmiş. Tabii ki tıptaki gelişmelerle, tedavi imkanlarının artışıyla mortalitesi azalsa da biz sepsisin giderek artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Burada da 2003 yılında yapılmış bir çalışmada yani ırk gözetmeksizin sepsis insidansının, görülme sıklığının arttığı gösterilmiş. Niye artıyor? Çünkü insan ömrü uzuyor, yaş uzuyor. İlerlemiş yaşta farklı vücutla ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. İmmünsüpresif tedaviler ya da enstrümantasyon dediğimiz vücuda dışarıdan uyguladığımız her tür işlem ya da girişimsel işlem ve çok ilaca dirençli, antibiyotiklere dirençli mikropların yaygınlaşması gibi sebeplerle sepsis insidansı dolaylı olarak artmakta. Vakaların önemli bir kısmını da 65 yaş üstü hastalar oluşturmakta, yaşlı hastalar. Global olarak yaklaşık yılda 30 milyon civarı tüm dünyada sepsisli hastanın olduğu, bunların 6 milyonunun yeni doğan bebek sepsisli hastalar olduğu, 100 bin kadarının yeni doğum yapmış anne sepsisi olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık görülme sıklığı %8 ila 13 oranında artmakta. Avrupa ve Amerika'da yapılmış bir çalışmada sepsisle 100 binde görülen olgu arasında sepsisli hasta sayısının inme, kanser ya da miyokard infarktüsü gibi hastalıklardan daha çok görüldüğü tespit edilmiş.
tabii az önce de söyledim, yaşlı nüfus, kronik hastalıklar, enstrümantasyon, immünsüpresif tedaviler ve dirençli mikroorganizmaların bu sayıya önemli katkısı var. Hastanede mortalitesi oldukça yüksek, %20 ila 70 oranında, ama ilk birinci saatte eğer acil olarak hastaya etkili tedaviye başlarsanız da sağ kalım oranı oldukça yüksek. Her 1 saatlik gecikme mortaliteyi %10 arttırıyor. Genel olarak 8 ila yıllık yani 30 milyon vakanın 8 ila 12 milyon kadarını maalesef kaybetmekteyiz. Yani bu oran hala yüksek. Giderek azalsa da yüksek. Şok tablosunda ise, sepsisin neden olduğu şok tablosunda ise ölüm oranı daha da yüksek. Tabii hastaları kurtarmak için verdiğimiz maliyet de çok yüksek. Amerika'da bu tür çalışmalar yapılıyor, maliyet analizleri milyarlarca dolar. Peki hekimlerin, sağlık personelinin sepsis konusunda farkındalığı ne durumda diye araştırılmış. Maalesef sepsis konusunda pek çok sağlıkçının, yani yarıya yakını gelişmiş ülkelerde bile sepsis konusunda çok bilinçli değiller. Ülkemizde nasıl diye Zeliha Koçak-Tufan ve arkadaşlarının yaptığı bir sepsisle ilgili bir anket çalışması var. Hekimlerin sepsisle ilgili bilgi düzeyini ölçmüşler. Maalesef ortalamanın altında kalmış ve mutlaka hekimlere, sağlık personeline sepsisle ilgili farkındalık eğitimleri verilerek erken tanı ve tedavinin ve mortalitenin azaltılması hedeflenmeli denilmiş. Yine bizim uzmanlık derneğinin yaptığı bir anket çalışmasında yaklaşık 56 hekim 1700 hekime sormuşlar, ama sonuç ortada. Hekimler sepsis konusunda, hekimler bile bu konuda en çok bilgi sahibi olması gereken hekimlerde bile bilgi eksikliği mevcut. 80'li yıllarda terminolojide biz sepsisi çok bilmiyorduk, çok kullanmıyorduk. Gram negatif bakteriyemi, yani kanda mikrop üremesi şeklinde tanımlıyorduk. Ön plandaydı. 90'lı yıllara gelindiğinde artık vücudun savunma, bağışıklık sisteminin sepsiste gerçekten önemli bir rol oynadığı ve sepsisle ilgili ciddi tanımlamaların yapılması gerektiği yönünde bir konsensus oluştu. Ve ilk sepsis tanımlaması SIRS kriterlerinin tanımlanmasıyla 90'lı yıllarda ortaya kondu. Ve bu kriterleri olan en az 2 kritere, SIRS kriterine sahip kişiler enfeksiyon varlığında sepsis şeklinde tanımlandı ve enfeksiyon, bakteriyemi, septisemi, SIRS, ciddi sepsis, septik şok ve çoklu organ yetmezliği gibi çeşitli tanımlamalar yapıldı bu konsensus sonucu. Ve biz bunu kullandık, ama 90'lı yılların sonuna gelindiğinde SIRS, sepsiste bir tanı kriteri olarak kullandığımız sistemik inflamatuar cevap kriterlerinin aslında çok duyarlı, hemen yani hızlı koşan bir kişide ya da hastanede yatan bir kişide bile bu kriterlerden en az birkaç tanesinin bulunabildiği gösterilmiş. Yani çok hassas ama spesifik değil. Bizim için tıpta önemli olan bir hastalığın spesifik tanı kriterlerine sahip olmasıdır. Yani o hastalığı ortaya koyacak kriterleri bulmaktır. Bu nedenle hekimler tekrar bu konuda emek veren hekimler bir araya geliyorlar ve başka bir kriter arayışına giriyorlar ve 2000'li yılların başında biz enfeksiyonla birlikte genel inflamatuar, hemodinamik organ disfonksiyon, yani organ bozukluğu ile ilgili ya da doku oksijenlenmesi ile ilgili bazı parametreleri kullanalım sepsisin tanısını erken koyabilmek için demişler. SIRS kriterlerine ilave olarak bilinç durumunda değişiklik ya da belirgin ödem veya hiperglisemi varlığını genel parametrelere eklemişler. Lökopeni, lökositoz ya da periferik yaymada %10'dan fazla şitap görülmesine ilave olarak CRP ve prokalsitoninin 2 kattan fazla artışını ekleyelim. Biraz tanıyı daha erken saptayalım diye düşünmüşler. Arteriyel hipotansiyon, oksijen satürasyonunda azalma ve kardiyak endekste artış gibi parametreleri veya organların işte böbrek, beyin, karaciğer, koagülasyon sistemi ile ilgili belirteç olabilecek bazı parametreleri de bu kriterler içine alalım demişler ve laktat seviyesi ve bozulmuş kapiller dolum ya da ciltte beneklenme bulgusu gibi doku perfüzyonuna işaret edebilecek bazı parametreleri kullanalım demişler. Tabii bu kadar çok parametre arasında tanıyı koymak hakikaten bazen hızlı tanıyı koymak zor olabiliyor.
2012 yılında sepsis ve sepsisli hastaların mortaliteyi azaltmak için yine çalışmalar sürüyor. Bir tedavi yönetimi şeklinde rehber yayınlanıyor. Ama bu rehber tanımlamalara çok dokunmuyor. Tanımlamalar geçerlidir diyor ama 2016 yılında artık SIRS veya ağır sepsis tanımlamalarının nasıl diyeyim, destekleyici olmadığı, gereksiz olduğuna dair bir algı oluşuyor. Yani sepsis zaten öldürücü bir hastalık. Biz ağır sepsis diyerek derecelendirmenin gereksiz olduğu söylenerek 2016 yılında sepsis tanımlamaları son revizyonuna uğruyor ve SIRS kriterlerinin de gereksiz olduğunu az önce söyledim. Çok duyarlı ve çok da faydalı olmadığı yönünde bir arayış başlıyor ve SIRS kriterleri burada sepsiste kullanılmış ve kullanılmakta olan kriterleri görüyoruz. SOFA kriterleri geliştiriliyor. Quick SOFA kriterleri ve LOTS dediğimiz kriterler geliştiriliyor. Bunların derli toplu bulunması amacıyla buraya koydum. Bizim için önemli olan sepsis bir organ disfonksiyonundan yol açtığı için organ disfonksiyonunu belirleyecek bazı kriterler kullanalım ve sepsisle ilişkili organ yetmezlik değerlendirme kriteri geliştiriliyor. SOFA kısaca dediğimiz ve burada 2 puanlık bir değişikliğin sepsis yönünde enfeksiyon varlığında anlamlı olabileceği söyleniyor. Burada solunum, koagülasyon, karaciğer, kardiyovasküler sistem, MSS ve böbrekle ilgili kriterlere, tabloya bir puanlama sistemi getirilmiş. Bu dediğim gibi tanıs amaçlılığından ziyade, sepsisin tanısını koymaktan ziyade organ disfonksiyonunu ortaya koymayı hedefliyor. Hatta enfeksiyon olduğu saptanmamış olgularda bile enfeksiyon ve sepsis yönünde bir şüphe uyandırması, faydalı olması açısından enfeksiyona bağlı disfonksiyonu önceden saptayıp hastaların erken teşhis konulması ve mortalitenin azaltılmasına yönelik. Çünkü dediğim gibi saatler içinde müdahale etmezseniz hastaların mortalitesi giderek artmakta. Bu sırada aynı çalışmada bilhassa yoğun bakım dışında acil kliniklerde ya da servislerde hastalara böyle bir tarama amaçlı quick SOFA dediğimiz hızlı SOFA kriterleri geliştiriliyor. Tansiyon, solunum ve bilinç durumu ile ilgili bir kriter, 3 kritere bakılıyor. Eğer bir hastada bu 3 kriterden ikisi bulunuyorsa o zaman hastada acaba bir enfeksiyon varlığı, acaba bir sepsise gidiş var mı diye işte solunum sayısı artmış, kan basıncı düşmüş ya da mental durumunda bir değişiklik olmuş, bilincinde bulanma olmuş hastada bir kötüye gidiş, sepsise gidiş var mı diye bizi tetiklemesi gereken bir kriter quick SOFA kullanışlı. Amaç organ disfonksiyonunu daha çok tetkik edebilmek için, SOFA kriterlerini araştırmak için klinisyeni uyarıcı bir ve faydalı bir kriter. Hastayı daha sık takip etmemizi ve uygun tedavi uygun zamanda başlamak ve yoğun bakıma giderek destek tedavisinin bir an önce başlanmasını sağlamaya yönelik ve pek çok çalışmada hem SOFA'nın hem quick SOFA'nın SIRS'a göre çok daha üstün bir tanısal prediktif değeri olduğu gösterilmiş. Dediğim gibi enfeksiyon varlığında SOFA kriterlerinde 2 puan ve daha üzeri bir organ disfonksiyonu varsa hastanın sepsis tablosunda olduğunu düşünebiliriz. Burada amaç erken tanıya başlamak, erken tanıyı koyup tedaviye erken başlamak. Konak faktörlerinin mutlaka dikkate alınması gerektiği de bu çalışmada, kriter tanımlanan bu çalışmada belirtilmiş. Ve lokal enfeksiyon bulgularında bile sepsis yani lokal organ disfonksiyonlarının olabileceğine işaret edilmiş. Yani genellikle de klinikte görürüz. Üriner yaşlı hastalarda üriner sistem enfeksiyonu bazen sanki ürünere lokalize gibi gözükür ama çok hızla genel septik tabloya hastayı sokabilir. Bu amaçla da önemsenmiş. Nasıl yapıyoruz? Hastamız da serviste yatıyor ya da acil kliniğe geldi. Quick SOFA kriterlerine bakıyoruz. Yani neydi bunlar? Solunum hızı, yani takipnesi var mı hastanın? Bilincinde bulanma var mı? Ya da tansiyonu düşmüş ise acaba sepsisten şüpheleniyor muyuz? Bir bakalım. Eğer bunlar yoksa
ve biz hala klinikten içimiz rahat etmiyorsa, bir şüphemiz varsa hastayı takip ediyoruz, bırakmıyoruz. Acilde ise göndermiyoruz, biraz daha takip ediyoruz. Tablonun oturup oturmayacağını gözlemliyoruz. Eğer bunlar varsa, yani takiplesi, hipotansiyonu ve bilinç bulanıklığı olan hastada bu sefer SOFA kriterlerine bakıyoruz. Yani acaba organlarında disfonksiyonu eden bir hızlı gidiş var mı diye. Orada da burada gördüğünüz Glasgow Koma skalasından ortalama arteriyel basınca, bilirubin, platelet sayısı gibi belli kriterlere bakıyoruz. Onlar yoksa yine hastayı takip ediyoruz. Acaba daha sonra ortaya çıkar mı diye. Çünkü biz klinik olarak demek ki hastada biraz endişeleniyoruz. O zaman hastayı izlemeye alıyoruz, gözleme alıyoruz vesaire. Eğer varsa zaten hastayı sepsis olarak kabul ediyoruz ve destek tedavisine rağmen eğer hastanın tansiyonunu yükseltemiyorsak, laktat seviyesini düşüremiyorsak o zaman hastayı otomatikman septik şok olarak kabul ediyoruz ve daha agresif yaklaşımlara gidiyoruz. Burada da organlarla ilgili geniş, yani mesela endokrin sistem bozulduğunda en önemli hiperglisemi oluyor. Endokrin sistem disfonksiyonuna bağlı veya akciğerle ilgili bir bozukluk olduğunda ilk belirtilerden biri hipoksemi bulgusu ya da koagülasyon bozukluğunda bir INR'de yükselme ya da karaciğer, biliyer sistemle ilgili bozuklukta hastada bilirubinin arttığını görüyoruz diyebiliriz. Septik şoku da söyledim. Sepsis tablosu olan bir hastanın verdiğimiz sıvı tedavisine, destek tedavisine rağmen tansiyonunu düzeltemiyorsak ve ortalama arter basıncını 65 mm/Van'ın üzerinde tutamıyorsak hastanın ve bunun için vazopresör vermemiz gerekiyorsa o zaman hastanın septik şokta olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani burada söyledim, 2016'da günümüzde artık en son tanımlama bu. SOFA kriterleri ve tedaviye rağmen tansiyonu düşen hastada, laktatı yükselen hastada septik şok olarak kabul ediyoruz hastaları. Hava yolu, damar yolu hep bahsedildi. Acil hasta yaklaşımı, hastanın öyküsü ve fizik muayenesinde bilhassa sepsise neden olacak enfeksiyon odağını bulmaya yönelik bu bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. İlk 45 dakikada mutlaka kan tetkiklerini yaptırmamız gerekiyor. Ve arkasından ilk 3 saatte sıvı desteğini, kristaroid desteğini vermemiz gerekiyor. İşte 2-3 litre kadar. Ama bunu verirken hastanın yüklenmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları genellikle 500 mililitrelik bolus tarzda verip hastayı takip edip yüklenme yoksa devam etmemiz gerekiyor. Ve burada amaç dediğim gibi ortalama arter basıncını 65'in üzerinde tutmak. Ama böyle 100-120'lere çıkarmak değil. Çünkü o da yaşlı hastada daha farklı sıkıntılara sebep olabiliyor. Mortaliteyi arttırdığı gösterilmiş. Yani 65-70-80 civarı tutmak yeterli ve laktatı normal düzeye getirmemiz gerekiyor. Ampirik antibiyotik tedavisini ilk 1 saatte vermeliyiz. Tabii burada IV olarak vereceğiz hastaya ve ne tür bir odağı olduğunu, işte idrar yolu enfeksiyonu ile yatırdığımız bir hastaysa ya da bası yarası olan bir hastaysa burada o odağın o noktalar olabileceğini ya da aspirasyonu olmuş bir hastada anaerob etkenlerin olabileceğini düşünerek ve vereceğimiz antibiyotiğin farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini de hesaba katarak mutlaka tedaviyi yapmalıyız. Tabii burada acil hekimlerinin ya da diğer kliniklerdeki hekimlerin enfeksiyon hastalıkları konsültasyonunu antibiyotik konusunda mutlaka istemeleri gerekiyor. Hastanın önceden kullandığı antibiyotikler geçmişte hastanede ya da yoğun bakımda yatıp yatmadığı, hastanenizin antibiyotik direnç paterni ya da hastada bir invaziv araç var mı ya da bir kandida kolonizasyonu olup olmadığı gibi sebeplere mutlaka dikkat ediyoruz. Genel olarak odak neresi olursa olsun, pnömoni ya da üriner sistem, bizim aslında sepsisli ciddi mortalitesi olan hastada verdiğimiz ilk antibiyotik 3. 4. kuşak sefalosporinler, karbapenemler ya da piptazo gibi antipsödomonal etkinliği olan ajanlar. Tabii eğer gram pozitif MRSA etken olan bir enfeksiyon düşünüyorsak daptomisin gibi, linezolit gibi gram pozitif ajanlara, etkili ajanları ya da kandida kolonizasyonu varsa da antifungal ajanları tercih etmemiz gerekiyor. Az önce söyledim, antibiyotiklerin bir kısmı konsantrasyona bağlı, bir kısmı zamana bağlı etkileri var farmakodinamik olarak. Bunlara dikkat etmeliyiz. Mesela konsantrasyona bağlı etkisi olan
aminoglikozit, betalaktam ya da tiyesiklin gibi ilaçları verirken yükleme dozu verip arkasından doz ayarını yapıyoruz. Ya da zamana bağlı antibiyotiklerde ise genellikle sık aralıklarla 3x1, 4x1 antibiyotiği IV veriyoruz. Aralarda da antibiyotik serum konsantrasyonunun düşmemesine dikkat ediyoruz. Bunun için de sürekli ya da uzamış infüzyon şeklinde tedaviler deniyoruz ama bunu hastaya göre planlıyoruz. Dediğim gibi cerrahi, total parenteral beslenme, uzamış antibiyotik tedavisi ya da yoğun bakım gibi hastane yatış öyküsü, kemoterapi ya da organ yetmezlikleri, renal yetmezlik, böbrek yetmezliği ya da kalp yetmezliği ya da kandida kolonizasyonu olan hastalarda mutlaka antifungal tedaviyi de içermeli, düşünmeliyiz. Kandida düşünüyorsak ekinokandinleri, aspergillus için vorikonazol tedavisini tereddüt etmeden enfeksiyon konsültasyonunda düşünmeliyiz. Odağımızı mutlaka saptamalıyız ve ilk 12 saat içinde gerek kan tahlilleri gerekse görüntüleme yöntemleriyle odağı bulmalıyız mutlaka. Odak genellikle bir enstrümantasyon olabilir, bir kateter olabilir, arteriyel ya da venöz. Bu kateterleri hayati tehdit eden bir şey yoksa, yani ya yeni bir damar yolunu açıp o diğer enfeksiyon odağı olan kateteri çıkartmalı ya da bir koleksiyon olduysa vücudun bir bölgesinde apse gibi ya da bir bası yarası ya da diyabetik ayak yarası varsa mutlaka debritmanı, yani enfeksiyon odağını vücuttan uzaklaştırmayı düşünmeliyiz. Prokalsitoninden bahsetmek istiyoruz. Biz enfeksiyoncular prokalsitonini bilhassa yoğun bakım enfeksiyonlarında seviyoruz. Çünkü enfeksiyon dışı sebepleri ayırmada bize faydalı. Burada sepsis tanısında mortaliteye bir faydası gösterilmemiş ama antibiyotik tedavi süresini ayarlamamız için bize yol gösterici. Biz prokalsitonini yüksek ve sepsisteki bir hastada tedaviyle eğer düştüğünü görüyorsak antibiyotiği kısa sürede kesmek ve hastayı taburcu etmek için bu parametreyi kullanıyoruz. 3-5-7. günlerde prokalsitonin takibiyle hastamızın tedaviye cevap olup olmadığını öğreniyoruz. Eğer yoksa, yani prokalsitonin yüksek kalmaya devam ediyorsa tedavimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor ya da bir komplikasyon mu oldu, süper enfeksiyon mu oldu diye bakmalıyız. Vazopresör tedavi dediğim gibi tansiyon düştüğü için noradrenalinle bir sistolik basıncı arttırmaya yönelik tedavi vermeliyiz. Genellikle noradrenalini tercih ediyoruz. Spesifik hastada diğer tedaviler önerilebilir, düşünülebilir. Kortikosteroidleri yine vazopresör tedaviye cevap veremediğimiz hastada düşünmeliyiz. İlk planda düşüneceğimiz tedaviler değil. Eğer vermemiz gerekiyorsa da IV hidrokortizon veriyoruz. Eritrosit süspansiyonu ya da trombosit süspansiyonlarını uygun hastada, yani hemoglobini 7'nin altına inmiş ya da trombositopenisi olan veya kanama riski olan veya invaziv girişim yapacağız ama kanayabilir diye düşündüğümüz plateleti 20.000, 30.000, 10.000 civarında olan hastada düşünmeliyiz. Yani bir işlem düşünüyorsak düşünmeliyiz ya da çok düşük olduğunda 10.000'in altına indiğinde trombositleri düşünmeliyiz. Bir invaziv girişim planı yoksa taze donmuş plazma gibi ajanları düşünmüyoruz. Yani diyabetik olsun olmasın hastada mutlaka glikozu kontrol altında tutmak istiyoruz. 180'in üzerine çıkmasın kan şekeri. 180'in altında tutmalıyız. Bunun için de ilk başta günde yani 2-3 saat arayla, sonrasında da belli bir regüle olduktan sonra da günde birkaç kere takip etmek yeterli. Tabii düşük molekül ağırlıklı heparinlerle de venöz tromboemboli profilaksisini, gastrik ülser profilaksisini ve renal fonksiyonları takip ederek gerektiğinde renal replasmanı düşünmeliyiz. İmmünglobulinleri, bikarbonatı, hidroksietil nişastayı, renal dozda dopamini, sık glikoz kontrolü, aktif protein C'yi ve rutin steroidi önermiyoruz. Bunlardan kaçınmalıyız. Ancak spesifik özel hastada kullanmalıyız. Genel olarak dediğim gibi yani akciğeri koruyucu ventilasyon, insülin tedavisi gerektiğinde enteral beslenme, vazopresörler
antibiyotikler ve sıvı desteğiyle hastayı takip etmemiz gerekiyor. Yani önce hava yolu, dolaşım ve damar yolunu açık tutmak, 3 saat içinde kristeroid tedavisi, ilk 1 saatte antibiyotiği mutlaka bulmalıyız. İlk 12 saat içinde enfeksiyon odağını saptayacak tetkikleri mutlaka yapmış olmalıyız. Arter basıncını 65-70 civarında, idrar çıkışını da saatte kilo başına 0,5 mililitrenin üzerinde tutmaya çalışmalıyız. İşte sıvıya yanıt yoksa vazopresör vermeliyiz. Dediğim gibi hemoglobini düşük hastada eritrosit süspansiyonunu düşünmeliyiz. Ama kaynak kontrolü esas önemli. Yani bataklığı kurutacak o enfeksiyon odağını mutlaka bitirmeliyiz. Sepsisle ilgili eğitim ve farkındalık kampanyaları erken tanıya ve tedavinin erken yapılmasına, böylelikle mortalitenin düşürülmesine yönelik. Yani tanımlar her zaman değişebilir. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda farklı tanımlamalar, yani klinik kriterler yerine belki çok daha faydalı, hızlı olabilecek biyokimyasal ya da immünolojik kriterler de gelecektir. Ama önemli olan amaç tamamıyla erken teşhisi koyup hastaya mortaliteyi azaltıcı tedavileri uygulamaktır. Sabrınız için teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Sepsis bizim açımızdan şu anda son zamanların en çağdaş, en mortalitesi yüksek ve sorunlu hastalığı. Çok aydınlatıcı bir konuşma. Teşekkür ediyorum. Soru ve katkı var mı sepsisle ilgili? Evet arkadaşlar, hayatınız boyunca sepsisle sürekli karşılaşacaksınız. Bu konuda deneyimli olmamız gerekiyor. Şu anda sepsis farkındalık gününü geçen hafta herhalde kutladık. Artık daha çok herkesin farkında olmasını istiyoruz. El yıkamasından tutun, işte dezenfeksiyon kurallarına uyma kadar her şeyin biraz daha gündeme getirilmesi gerekiyor. Tabii burada da Sayın Hocamızın belirttiği gibi antibiyotiklerin uygun kullanımı ve kaynak kurutması ana nokta. Çok teşekkürler. Şimdi buyurun Sayın Hocam. Arkadaşlar son konuşmacıya geçmeden önce bu sabrınıza binaen ben bakayım Behçet Hoca'dan farklı yapabilecek miyim? Nurcan en küçük var mı? Nurcan. Evet, kitap kazanma şeylerini tekrar. Nurcan Hanım hayırlı olsun. Her sayfadan bir tane okuyacağım. Bak Behçet Hoca hemen buluyorum. Gördün mü? Yağmur Çelik. Yağmur Çelik burada mı? Yokmuş. Geçiyorum. Nurcan Yıldız. Nurcan Yıldız. Hocam yine sana lafı söyledik ama olmadı. Oktay Sevim. Oktay Sevim. Evet, bakın alkışlayalım arkadaşlar. Bu iki arkadaşa vereceğim. Geri kalanı da ders bitiminde tekrar çekilişe devam edeceğiz. Şimdi son konuşma için İlker Bey'i davet ediyorum. Dispine konusunu anlatacak. Bingöl'den geliyor İlker Bey. Atatürk Üniversitesi'ne mezun. Alkışlarınızla İlker Bey sahnede. Merhabalar. Doktor İlker Akbaş, Bingöl Devlet Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışmaktayım. Öncelikle sempozyuma hoş geldiniz. Artık oturumun son saatinde ben de dispne yönetiminden bahsedeceğim. Şimdi herkesin Siirt'le ilgili bir anısı var. Benim için de Siirt'in önemi 4-5 yıl beraber ev arkadaşlığı yaptım Şerafettin. Ve onun değerli kuzeni Mizbah'la hep böyle Siirt'i anlatıyorlardı bana ama hep hayal meyal. Sağ olsun Başar Hocam'ın sayesinde somutlaştı. Artık Siirt benim için. Aşağı. Şimdi dispneden bahsedeceğiz. Dispne nedir? Dispne rahat nefes alamama hissi olarak tanımlanıyor. Ya da kişinin aldığı solun farkında olması. Basit tanımı bu. Daha geniş tanımlayacak olursak hoş olmayan veya rahatsız edici, zorlu, yorucu soluk alma hissi ve bu duyuya karşı vücudun gösterdiği reaksiyon. En yaygın Türkçe karşılığı nefes darlığı dispnenin. Subjektif hava açlığı hissi olarak tanımlanıyor dispne. Yani kişinin klinik durumundan, patolojik durumundan bağımsız dispne hissi. Bir kişi gelir mesela koa hastasıdır, satürasyonu düşüktür ama dispne tarif etmez. Tam tersi genç hasta, anksiyozdür, hiperventilasyon sendromuyla gelir, şiddetli dispnesinin olduğunu söyler. Subjektif olduğu için de kişinin klinik ve patolojik durumundan bağımsız olarak mutlaka dispne hastası değerlendirilmesi gerekiyor acil serviste. Acil servis başvurularının %2,5 ile 7,5'unu oluşturmakta. Ambulans çağrılarında da yine önemli bir yere sahip. Tüm ambulans çağrılarının 1/3'den fazlası
neredeyse dispne nedenli. Hastane yatışlarının %15-25'i dispne kaynaklı. Pek çok sebebi var ama hastalıkların 2/3'ünün sebebi kardiyak ya da pulmoner sebepler. Patofizyolojiye bakacak olursak dispnenin esasen 2 patofizyolojik mekanizması var. Birincisi solunum işinde artış. Koah'ta olduğu gibi, astımda olduğu gibi, kalp yetmezliğinde olduğu gibi pulmoner direnç artışı, kompiyans azalmasına bağlı kişinin zor nefes alması. Bir diğer mekanizma ise solunum dürtüsünde değişim. Kişinin hava yollarında herhangi bir sıkıntı yok. Fakat hipoksemi, asidoz ya da santral sinir sistemi uyarıcısı sonucunda kişide daha fazla nefes alma isteği, bir hava açlığı oluşuyor. Bu da dispne ile sonuçlanıyor. Dispne bir sebep değil, sonuç. Tek bir patolojik duruma da özgü değil. Bunun içinde geniş bir ayrıcı tanı listesi var. Önemsiz durumlardan hayatı tehdit edici ciddi hastalıklara kadar geniş bir ayrıcı tanı listesi var dispnenin. Üst hava yolları obstrüksiyonu yapan nedenler, pulmoner sebepler, kardiyak sebepler, toksik metabolik durumlar, nörolojik hadiseler ve özellikle karın içerisinde basıncı arttıran sebepler dispneye neden olabiliyor. Bunlar içerisinde sık görülenler ve hayatı tehdit edici olanlar neler? Kritik tanılar dediğimiz bir an önce tanı konulmazsa hastanın yaşamını yitireceği tanılar tansiyon pnömotoraks, üst hava yolu obstrüksiyonu, kalp yetmezliği ve buna bağlı pulmoner ödem, anafilaksi. Daha acil tanılar, yine bunları da bir an önce tanı koymanız lazım ama biraz zaman tanıyor ise astım koa atakları, pulmoner emboli, spontan pnömotoraks, nöromusküler hastalıklar, pnömoni ve akut koroner sendrom. Şimdi tanıya gidişte hikaye fizik muayene çok önemli dispne hastasında. İyi bir anamnez aldığınız zaman kardiyak hastalıklar için %67, solunum hastalıkları için %47, tüm tanıları düşünürseniz %56 oranında tanı koyabiliyorsunuz. Örneğin ambulanstasınız, işte sadece tanıyla gidebilirsiniz. Hastadan hikaye alarak fizik muayene bile yapmanıza gerek yok. Bunun dışında muayene önemli ama pozitif muayene bulgularının olmaması hastalığı dışlamıyor. Hikayede neler sormak lazım? Bir sağlık çalışanının, acil sağlık çalışanının hikayede sorması gereken en değerli soru geçmiş hikayesi hastanın. Genellikle dispne hastaları altta yatan bir sebeple acile başvururlar ve daha önce acile gelmişlerdir. Ya koahları vardır, ya astımları vardır, ya kalp yetmezlikleri vardır. Bununla ilgili size bilgi verdikleri zaman da tanıya kolaylıkla ulaşabilirsiniz zaten. Başlangıç yine bizim için çok önemli. Ani başlangıç, birden olan başlangıç, pnömotoraksı, pulmoner emboli, bir kalp krizini düşündürüyor ama kademeli dediğimiz birkaç saatle birkaç gün arasında olan başlangıçta ise koa, astım atak, bu tarz tanılara gitmek lazım. Plevrel efüzyon, pnömoni gibi. Eşlik eden semptomlar yine değerli. Mesela göğüs ağrısı varsa nedir? MI geçiriyor olabilir, pulmoner emboli olabilir, pnömotoraks olabilir. Dispne ve öksürük, ateş, balgam varsa hasta pnömonisi vardır. Tek başına bir öksürük varsa bir beta-2 blokör alımına bağlı beta blokör alımına bağlı bir bronkospazma bağlı öksürük olabileceği gibi embolide mesela öksürük kliniğiyle acile başvurabiliyor. Hemoptizi travmayla olabilir. Bunun dışında malignitelerde, tüberkülozda, akciğerde sekel değişiklik yapan durumlarda görebiliyoruz. Hastanın duruşu, ortopnesinin ya da paroksismal noktinal dispesinin olması da bizi ayrıcı tanıya götürüyor. Alerji hikayesi önemli. Kullandığı ilaçlar hem geçmiş hastalıklar hakkında bilgi veriyor hem de hastanın tedavi uyumunu sorguladığınız zaman dispnenin sebebi olabiliyor. İşte beta-2 alması gerekiyordur, inhaler bir ilaç alması gerekiyordur, almıyordur. Buna bağlı nefes darlığı gelişmiş olabilir. Travma öyküsü ve anksiyete özellikle genç erişkinlerde sık gördüğümüz bir durum. Bu açıdan da psikojenik durumu sorgulamak lazım. Fizik muayene yine değerli bilgiler sağlıyor. Normalde beklediğimiz kan basıncı açısından hastanın hipertansif olması ama hastanın hipotansifse ve dispnesi varsa bu hastadan korkmak lazım. Bir tansiyon pnömotoraks gelişmiş olabilir, pulmoner emboliye bağlı olabilir ya da kardiyojenik şok olabilir hipotansiyon artı dispne varsa. Solunum sayısı çok yine önemli. Normalde bradipneik, öpneik ya da takipneik olabilir hastalar ama eğer hastanın solunumu çok yüksekse ya da düşükse bu solunum distresin bulgusudur. Özellikle 40'ın üstünde bir solunum varsa mekanik ventilasyon ihtiyacı vardır bu hastanın. Ateşi özellikle dikkat etmek lazım. Beklediğimiz nabız açısından hastanın taşikardik olması ama bradikardikse de bu şiddetli hipokseminin göstergesi. Saturasyon yine bakıyoruz parmak ucu saturasyon ve günümüzde artık 5. vital bulgu olarak kabul ediliyor parmak ucu saturasyon. Hastanın oksijen tedavisine ihtiyacını ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde değerli bilgiler sağlıyor bize. Unutmamamız gereken birkaç nokta var. Akut dispnede tamamen normal olabilir. Bunun dışında bazen yalancı negatif ya da yalancı pozitif sonuçlar gösterebilir. Her zaman güvenmemek lazım bunun için pulse oksimetriye. Hastanın pulse oksimetrik değeri, saturasyon değeri iyiyken de altta ciddi bir hastalık olabilir çünkü. Fizik muayenede bir de bölgesel muayene yapmamız lazım. Bütün sistemleri kapsayacak muayene yapmamız lazım. Örneğin boyunda hastada bir trakeal deviyasyon var mı? Jugüler venöz dolgunluk var mı? Bunlara bakmak lazım.
kalp yetmezliği ve tansiyon pneumotoraksının göstergesi olabilir bu. En fazla zamanı solunum sistemi muayenesine ayıracağız. İnspeksiyonla başlayacağız. Aslında bir yardımcı solunum kaslarında çekilme olması, göğüs hareketlerinin sınırlanması ve paradoksal göğüs hareketlerinin varlığı şiddetli dispnenin kanıtları. Perküsyonu sıklıkla ihmal ediyoruz ama mutlaka yapmak lazım. Hiperrezonansın duyulması pneumotoraksın göstergesi olabilir bizim için. Yine solunum seslerinden inspirium, expirium oranına, wheezinglere, rallere, rhonkuslere bakarak ayrıcı tanıya gideceğiz. Kardiyovasküler sistem muayenesinde S3 duymak değerli bir bulgu ve ekstremitelerde ödem, nabız, siyanoz açısından değerlendirilmesi lazım. Fizik muayenedeki çok değerli bir bulgu da hastanın konuşması. Eğer hastanız uzun, anlaşılır cümleler kuruyorsa bu hastada çok böyle kaygılı, telaşlı olmanıza gerek yok ama eğer hasta nefes darlığı nedeniyle kelime çıkartamıyorsa bu hasta gerçekten sıkıntılı demektir. Mental durum, ajitasyon, dezoryantasyon ve depresif mental durum bulguları açısından incelenmesi gerekiyor. Hasta hipoksikse, hiperkapnikse mental durumda bozulma olmuş olabilir. Pozisyon da önemli. Genelde disiplinin nedeninden bağımsız olarak nefes darlığı olan bir hastanın dik ve hafif öne eğilir pozisyonda olmasını bekleriz. Ama hasta sırt üstü yatıyorsa, supine pozisyonda yatıyorsa bu daha az ciddi bir hastalıkla ilişkilidir. Şimdi fizik muayenede bazı bulgular var ki bize alert etmesi lazım, alarma geçirmesi lazım. Nedir bunlar? Bilinç bozukluğu, siyanoz, solunum çabasını devam ettirememe, stridor, uzun cümle kurmasına izin vermeyen dispne, sessiz akciğer, taşikardi, solukluk ve terleme, yardımcı solunum kaslarının kullanımı ve retraksiyonlar varsa bu bizi alarm edecek. Bu hastalarda solunum depresyonu gelişebilir, solunum arresti gelişebilir, her an entübasyon ihtiyacı olabilir. Laboratuvarda her gelen dispne hastasından neredeyse kan gazı istiyoruz. Hızlı bakış sağlıyor bize. Oksijenizasyon ve ventilasyon değerlendirilmesinde önemli. Ayrışmamış dispnede yararlı, sınırlı yani sonunda unutmamak lazım. Tam kan sayımı özellikle enfeksiyon ve anemi açısından istemek lazım. Temel metabolik panel ve kardiyak enzimlerde bakılması gerekiyor. 2 tane spesifik laboratuvar belirtecimiz var dispnede kullandığımız. Birisi D-dimer, diğeri BNP. D-dimer embolide kullanıyoruz. Eğer hastanın skorlaması da düşükse, Wells'le, PES'iyle, Perş'le baktığınız skorlaması da düşükse, D-dimer de negatifse bu hastada pulmoner emboli yok diyerek taburcu edebilirsiniz. BNP'yi kalp yetmezliğinin diğer durumlarla ayrımı için kullandığımız bir parametre. Eğer hastanın BNP düzeyi 100 pikogram mililitrenin altındaysa bu hastalarda kalp yetmezliğini çok düşünmüyoruz. Diğer pulmoner patolojilere yönleniyoruz. EKG'yi yine her hastada çekmemiz lazım. Hem akut koroner sendromları gösteriyor bize hem de diğer ayrıcı tanılar için işte pulmoner emboli, perikardit için bize yardımcı oluyor. Göğüs grafisi yine acil servise nefes darlığıyla gelen hastalarda mutlaka istenmesi gereken tetkiklerden. Eğer hasta göğüs grafisine gidemiyorsa göğüs grafisini hastaya getireceğiz. Portable çekeceğiz. Göğüs grafisinde şöyle bir bronkopnömoni, şöyle bir lober pnömoni, şunun gibi bir interstitial pnömoni ya da şöyle bir pneumotoraksı, şöyle bir kalp yetmezliğine bağlı akciğeri ve şöyle bir plevral efüzyonu rahatlıkla tanıyabilirsiniz. Bunun için oldukça değerli. Toraks BT yine sensitivitesi, spesifitesi oldukça yüksek pulmoner hastalıklarda. BT anjiyo çekiyorsunuz, pulmoner emboli hakkında size bilgi veriyor. Artık ulaşılması da kolay. Ne sıkıntısı var? Radyasyon sıkıntısı var. Neredeyse bir toraks BT'de 50-500 arası akciğer grafisi kadar radyasyon alıyor hastanız. Bunun için de basamakla gitmek lazım. Hemen toraks BT'ye geçmemek lazım. Bir diğer önemli görüntüleme metodu ultrasonografi. Kardiyopulmoner hastalıklarda özellikle de acil tıpçıların eline geçmesiyle beraber gerçekten iyi sonuçlar veriyor. Bazı durumlarda sensitivitesi, spesifitesi %100'lere yakın ultrasonografinin de. Şimdi normalde hastalıkların 3'te 2'si kardiyopulmoner sebepler dedik. 3'te 1'i de diğer sebepler, kardiyopulmoner sebepler dışında. Genellikle hikayeyle, fizik muayeneyle kardiyak ve pulmoner sebep dışındakileri kolaylıkla ayırt edebiliyoruz. Esas sıkıntı kardiyak ve pulmoner sebepleri nasıl ayırt edeceğiz? Orada sıkıntı çıkıyor. Acillerde sıkıntı hep bu oluyor. Göğüsçü mü yatıracak, kardiyolog mu yatıracak oluyor. S3 galo duyuluysanız hastada, jugular venöz dolgunluk varsa, grafide pulmoner konjesyon ve interstitial ödem varsa ve BNP düzeyiniz kardiyak patolojiyi destekliyorsa bu hastalarda daha çok kardiyak etiyolojiyi düşünmek lazım. Yani normal ya da mantıken düşündüğümüz wheezing, efor dispnesinin olması, ortopne, paroksimal nokturnal dispne ve bacaklarda ödem maalesef kardiyak ve pulmoner sebep ayrımında kullanamıyoruz. Ayrıcı tanıda yeri yok bunların. Yönetim ve tedaviye bakacak olursak dispne yönetiminde 3 ana hedefimiz var. 1. Arteriyel oksijenlemeyi optimize edeceğiz. İkincisi hastanın acil havayolu yönetimini ve ventilatör desteğine olan ihtiyacını belirleyeceğiz. Üçüncüsü ise dispnenin en olası nedenlerini belirleyeceğiz ve buna yönelik tedavi başlayacağız.
Hasta geldiği zaman acil servise A, B, C, D, E basamaklarını mutlaka sağlamamız lazım. Hava yolunun, solunumun dolaşımını stabillemek lazım. Ne yapacağız? Hava yolu açıklığını sağlayacağız ve sağlayacağız ve devam etmesini sağlayacağız. Açıklığın devamını sağlayacağız. Oksijen desteği vereceğiz mutlaka hastalara. Monitörize edeceğiz. Hem kardiyak monitorizasyon hem pulse oksimetriyle monitörize edeceğiz. Entübasyon ihtiyacı açısından hastayı gözden geçireceğiz. IV yol açacağız. Kısa bir hikaye fizik muayene alacağız. Hızlı bir şekilde disiplinin geri dönüşü sebeplerini içeren bir tarama muayenesi ve buna göre tedavi yapacağız. Atıyorum hastada bir tansiyon pneumotoraks varsa bunu direkt tedavi edeceğiz ya da bir yabancı sim aspirasyonu varsa onun tedavisini birinci bakıda sağlayacağız. Eğer hastanızda bir üst solunum yolu tıkanıklığı şüphesi varsa, takipne ise, göğüs kafesinde bir çekilme varsa, hipotansif, siyanoze ya da satürasyon düşük bir hastaysa, tek taraflı, çift taraflı solunum sesleri yoksa, mental durum değişiklikleri varsa ve tansiyon pneumotoraks şüphesi varsa bu hasta anstabil hastadır. Her an arrest olabilir, solunum arrest olabilir. Bu hastada acil havayolu yönetimini düşünmeniz lazım. Birinci bakıda oksijen desteği çok önemli dedik. Her gelen disiplin hastasına oksijen vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Parsiyel oksijeni 60'ın satürasyonu 90'ın üzerine tutacak şekilde vermek lazım. Nazal konuyla verebilirsiniz, basit maskeyle verebilirsiniz. Eğer hastanızda solunum sıkıntısı çok ciddi değilse 2 litre dakikadan nazal kanülle açabilirsiniz. Ama çok dispneyik bir hastaysa geri dönüşsüz maskeyle 15 litre dakikaya kadar çıkabiliyorsunuz. Burada trik nokta koa hastalığı özellikle. Koa hastalarını biliyorsunuz beyni hipoksiye duyarlı, çok fazla oksijen verdiğimiz zaman bu hastalarda solunum depresi oluyor. Hastayı iyi edelim derken tam tersi kötü ediyoruz. Bunun için koa hastalarında hedef oksijen değerimiz %88-92 olması lazım. Eğer elinizde Venturi maske varsa onunla oksijen verin deniyor ama o maske yoksa nazal kanülle 2-6 litre dakikadan ya da basit maskeyle 5 litre dakikadan oksijen vermek gerekiyor koa hastalarına. İkinci bakıya hasta stabil olduktan sonra geçiyoruz. Yine tam öykü, tam fizik muayene, yeniden vital bulguları değerlendiriyoruz. Diğer tanı yöntemlerine, ilave tanı yöntemlerine bakıyoruz ve altta yatan nedene göre tedavi yapıyoruz. Burada yine hastanın havayolu açıklığını değerlendirmek, entübasyon ihtiyacı açısından değerlendirmek gerekli ikinci bakıda da. Şimdi peki kimi ne zaman entübe edelim? Eğer hastanız havayolu açıklığını korumada yetersizliği varsa, aspirasyon riski varsa, ventilasyonu yetersizse, oksijenizasyonda bir yetersizlik varsa, hastanın genel durumu veya yapılacak olan tedavi entübasyonu gerektiriyorsa bu 5 soruya cevap arıyorsunuz. Eğer sorulardan birinin cevabı evet ise entübe etmiyorsunuz. O zaman ikinci soruyu soruyorsunuz. Bu durumu entübe etmeden çözebilir miyim? Örneğin hastanız epilepsi hastası, nöbet geçirdi. Evet bu hastada bir aspirasyon riski var. Havayolu açıklığını sağlayamaz ama basit bir oral airway ile işi çözebilirsiniz. Entübe etmenize gerek yok. Ya da koa hastası, hiperkarbisi var. 80'lere çıkmış ama bunu da yine entübe etmeden non-invazif, sibapla, bibapla çözebilirsiniz. Eğer tedavi edebiliyorsanız tedavi edin. Eğer tedavi edemiyorsanız bu durumda entübe edin deniyor hastayı. Diğer tedaviler nedene göre yapılması lazım. Hastayı araştıracağız, tanıyı ortaya koyacağız, ona göre de tedaviye başlayacağız. Ne yapabiliriz mesela? Akut miyokard infarktüsü emboli ise trombotik ya da antikoagülan. Enfeksiyon düşünüyorsak antibiyotikler. Koa atak, astım atağı olan bir hastada beta agonistler, antikolinajikler, steroidler. Yine diyabetik ketoasidoz, asidozun yarattığı dispne etkisi nedeniyle oluşuyor zaten. IV hidrasyon. Hastada kalp yetmezliği, pulmoner ödem varsa diüretikler, nitratlar. Anafilaks hastalar için adrenalin, steroid, antihistaminikler ve pneumotoraks için de cerrahi girişimleri düşünmek gerekiyor. Sonlanım nasıl? Hastanın tanısı netse, tedavi sonrası iyileşmişse taburcu edebilirsiniz. Tanı net değil, hasta iyileşmedi, servis yatışı düşünün deniliyor. Anstabil hasta, kritik tanısı olan bir hasta, bu hastaları da yoğun bakıma yatıracağız. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun. Evet arkadaşlar, dispneide önemli bir semptom, aydınlatıcı bir sunum. Katı ve sorunuz var mı? Siirt Devlet Hastanesi'nde veya müdürlük bünyesinde BNP kullanımı var mı Sayın Müdürüm? Evet. Yani bazı geri ödeme sıkıntıları olduğu için ama dispnenin ayrıcı tanısında giderek protokolleri yerleştiriyoruz biz. İlker Bey bahsetti değil mi hocam? Kardiyak veya olmasında BNP de tabii eğer temin edilmediyse bu süreç içinde belki temin edilebilir. Tamam, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar.
Şimdi tabii bu saate kadar kaldınız. Biraz çekiliş yapalım. Size kitaplar verelim, ödüller verelim. Ama ondan önce plaket vermediğimiz, yanımızda bize destek olan arkadaşlarımız var. Hemen onları da buraya davet edeceğim. Birincisi Farmaktif firmasından Görkem Bey. Farmaktif'in bir özelliği de, o da bizim hemşerimiz arkadaşlar, biliyorsunuz. Farmaktif firması sahibi de Siirtli. Görkem Bey alkışlarla buraya alıyorum. Buyurun Görkem Bey. Ve şimdi yine ikinci olarak Türkiye'nin ilk ve şu anda belki de tek patentli ürünü, değil mi? Ayrıca kanama kontrolünde çok aktif kullandığımız bir ürün. Ankafert Serdar Bey, buraya buyurun alkışlarınızla. Ve son olarak yine çok değerli bir firmamızdan, Centurion'dan Murat Bey'i buraya davet ediyorum. Murat Bey. Şimdi arkadaşlar, ben açılışta istediğim bazı şeyleri söyleyemedim. Onları yarın kapanışta söyleyebilirim. O yüzden bunu bekliyorum, ama şunu söyleyeyim. Bizim kongrelerimizde çok ciddi bir farklı yapılanma var. Bak, bahsettim, 43 ülkeyle yapmıştık geçen yıl. Bu yıl 47 ülkeyle birlikte yapacağız. Çok güzel açılış törenlerimiz var. Onları görmeniz gerekiyordu. Göremediniz. Ama şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü içinizden birine bir kongre katılımı hediye edeceğiz çekilişte. O büyük ödül olacak. Ama ondan önce şimdi kitap ödülleri üzerine devam ediyoruz. Biraz çekiliş yapacağız. Burada olanlar için kitap ödülü, ama kongrede büyük ödülümüz olacak. Evet, devam ediyoruz buradan. Mesela hemen çekiyorum. Senem Başar burada mı? Bu kongre değil, kitap. Geçiyoruz, buraya alalım. Kitap kazandınız. Elif Öztanık. Elif Öztanık. Nuh Mehmet Yuvanç. Furkan Akbay. Bunun taraftarı yok herhalde. Furkan Akbay nerede? Peki. Sibel Danışan. Muhammed Yıldız. Esma Akgül. Esma Akgül. Zelal Can Ulusal. Zelal Can. Tamam, onu da. Ferhat Bırak. Bitiriyoruz. Pınar Fidan. Adnan Ömer. Çağla Demir. Evet, bu arkadaşlar kitap verdik. Tamam. Şimdi bir kongre katılımımız olacak. Becit Hocam, kongre katılımını nasıl seçeceğiz? Kongre katılımı için, bakın, kongre katılım diye kağıt dolduracaksınız. Menderes Bey'e vereceksiniz. Ondan sonra da biz onlardan, hadi ya ağalık bende olsun, 1 değil 3 tane çekelim, tamam? Öyle yapalım yarın.
bunlar trombotik büyük damarlardan kaynaklanan bir tıkanıklık veyahut da başka bir yerden gelen bir pıhtının sebep olduğu ya da dolaşım bozukluğunun sebep olduğu beyindeki perfüzyon azalması, stroke, iskemik stroke'a sebep oluyor. Şimdi bu kadar risk faktörü olan bir hastalıkla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi eğer ailenizde, etrafınızda, annenizde, babanızda bu hastalıklardan biri varsa bu da sizde, etrafınızda bu potansiyel bir tehlike var demektir. Sizin de bu konuya hakim olmanız gerektiğini gösteriyor. Eğer yoksa, yani ailenizde, etrafınızda hiçbirinde işte SBH öyküsü ya da hipertansiyon ya da şeker hastalığı, eğer bunlar yoksa ya da bunca sebepten herhangi biri yoksa belki daha nadir karşılaşırsınız. Ama bu kadar risk faktörü taşımayan hiçbir kimsenin de, özellikle ileri yaşta hiç kimsenin de olmadığını düşünüyoruz. Onun için yarın evinizde ya da ailenizde otururken bu durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu konuya hakim olmanız için de illa doktor olmanız ya da acilci olmanız veyahut da ambulansta çalışıyor olmanız gerekmiyor. Evlat olmanız yetiyor. Sağlıkçı olmanız yetiyor. Onun için bu konu gerçekten bilinmesi gerekiyor. Öyle ya işte ileride nasıl olsa anlatılır diye bir şey ya da ileride öğreneceğiz diye ileriye erteleyeceğimiz bir konu değil. Şimdi trombotik dedik, yani bu tanımlamaları yapalım. Trombotik oklüzyona bağlı inmede eğer bir ülsere plak var, oradan işte bir pıhtı kopuyor. Onun sonucunda damar duvarında ya da damarda akımı yavaşlatıyor. İşte orak hücreleri anemi, polistemia gibi altta yatan hastalığı olacak. Veyahut da embolik inme dediğimiz altta yatan bir kalp hastalığı ya da kapak hastalığı varsa bunlarda da embolik inmeye risk faktörü oluşturuyor. Embolik inme meydana geliyor. Şimdi beyin damar anatomisi var. Tabii ki beyin damar anatomisinde baştan sona kalkıp anatomiyi detaylı bir şekilde anlatmayacağız ama burada bulunan damarların belli bir sulama alanları var. Beyinde belli bir fonksiyonlar alanları suluyor. Buraya giden kanamada azalma olduğu anda ortaya nörolojik defisitler çıkıyor ya da nörolojik problemler çıkıyor. Bunlar her ne kadar damara göre değişse de bizim bilmemiz gereken temel yine muayene bulgularımız ya da temel semptomları bilmemiz gerekiyor. Ona göre bu hastalarda beyin damar tıkanıklığından şüphe etmemiz gerekiyor ki faydamız olsun. Şimdi akıl inme hastasında ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle inme hastasını tanımamız gerekiyor. Arkadaşlar burada işte sağlıkçı olmamız bizim için çok önemli. Çünkü 112 ile arayacak olan siz oluyorsunuz. Çünkü ailenizden biri olduğu zaman ve sizin sağlıklı hastanede çalışan sekreter dahi olsanız bütün sağlık işlerinin sizden sorumlu olduğunu bildiğiniz için de bu konuyu da mantıklı ve bilimsel bir şekilde bilmeniz, hakim olmanız gerekiyor ki faydanız olsun. İlk başta yapması tanımak gerekiyor. Bu hasta beyin damar tıkanıklığıdır diyebilmemiz gerekiyor. Ondan şüphe etmemiz gerekiyor. Ondan sonrası 112 ile temas kurup 112'ye durumu bildirmemiz gerekiyor. Ya işte burada hasta var şeklinde ya da üstü kapalı şekilde bildirdiğimiz zaman bizim sağlık meslek lisesinde okuduğumuzdan şüphe ederler. Onun için de mutlaka konuya hakim olmanız gerekiyor. Hastane 112'ye haber verdikten sonra 112 ekipleri zaten komuta kontrol merkezi sayesinde onlar da ya hastaneyle irtibata geçecekler ya da mevcut uyguladığı protokolü uygulayacaklar. Daha sonraki kısmı acil serviste yapılan işte triyaj, öncelik verme veyahut da işte görüntüleme sonuçlarına göre tedavinin planlanması. Şimdi buraya bir yıldız atıyoruz. Bu semptomları bilmeniz gerekiyor. Bunlar çünkü hastanın size şikayetleri. Yani etrafınızda babaannenizin ya da anneannenizin veyahut da anneniz bana bunlar oluyor dediği şikayetler. Bunları da bilmemiz mutlaka gerekiyor. İşte kollarım uyuştu ya da kollarım güçsüzlük oldu, yürüme bozukluğu oldu ya da konuşurken konuşması değişti. Bak konuşurken konuşmanın değişmesi, ya da işte unutkanlığı olması, söylediklerinizi algılamıyor olması, bilinci değişti, sizi tanımıyor olabilir, etrafını tanımıyor olabilir. Ya da baş ağrısı, baş dönmesi ya da yüzünde kayma oldu, sağa ya da sola kayma oldu. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli. Bakın burada iskemik stroke'ta tedavinin gecikmesinin en büyük sebebi
evde hastaların iyileşir diye beklemesi. Yani belli bir kritik süremiz var. O süreyi geciktirmenin en büyük sebebi ailenin ya da kişinin ses bilmemesi, tanımamasından kaynaklanıyor. Onun için bu bilgiler, bu anlatacağım bilgiler özellikle vatandaşların öğrenmesi isteniyor. Ki sizler sağlıkçısınız, sizler sağlık lisesinde okuyorsunuz ki sizin daha üst seviyede bilmeniz istenir. Şimdi nasıl tanıyacağız? Bir stroke hastasını ya da biz gördüğümüz bir damar tıkanıklığını nasıl tanımamız gerekiyor? Ya da nasıl şüphe etmemiz gerekiyor? Denge bozukluğunun olması, gözlerinde görme bozukluğunun olması veyahut da yüzünde şekil bozukluğunun olması, kollarında ya da bacaklarında güçsüzlük ya da feşlik olması, konuşmanın bozulması ve bunlarda şüphe gördüğümüz anda arkadaşlar vakit kaybetmeden 112 ile temasa geçmemiz lazım. Hani burada tereddüt ettiğiniz her dakika beyin hücrelerinin ölümüne sebep olacaktır. Burada tabii en önemli fonksiyonu yine 112 gözüküyor. 112 veyahut da hastane öncesi hizmetleri algılanıyor. Arkadaşlar bu ambulansın personeli burada mı? Şimdi normalde temel yaklaşım şu arkadaşlar. Olay yerine ulaşır ekip. Ekip olay yerine ulaştığı anda ilk başta bunun evet stroke demesi gerekiyor. Stroke'dan şüphe etmesi gerekiyor. O dediğimiz FES'teki o yüzde şekil bozukluğu, kolda feşlik geçirme, bunu hızlıca tanıması gerekiyor. Sonra işte burada kritik bir şey var. Başlangıcı ne kadar olmuş? Yani gözünüzün önünde olmuşsa veya 6 saat içerisinde olmuşsa tedavi şekli çok farklı oluyor. Onun için buradaki bu süre çok kritik. Bunu da herkesin özellikle bilmesi ve anlaması gerekiyor. Şimdi temel değerlendirmede hava yolu açılması dediğimiz olay var. Şimdi bu normalde sağlıkçıların ya da hastane öncesi ekibin yaptığı bir hasta yaşıyor mu? Yaşıyor ya da arrest mi? Arrestse işte ona göre restorasyon işlemleri, arrestte ise diğer hayat kurtarıcı işlemleri yapılmasını kontrol ettiği ABC sistemi var. Onun haricinde ilk yapması gereken nörolojik muayene. Yine konuşmasına, yürümesine, dengesine, reflekslerini kontrol ettiğimiz detaylı bir nörolojik muayene yapılması gerekiyor. İşte bu hastaya tomografi çekilmesi tabii ki ilk başta yapılması gereken ama iskemilerde ya da damar tıkanıklarındaki tomografi ilk 24 saat içerisinde normal olabiliyor. Şimdi süre kısıtlamalar var. Arkadaşlar bakın bu süreyi sizin bilmeniz gerekiyor. Bu süre içerisinde, bakın bu süre içerisinde sizin ambulansı aramanız veyahut da ambulans görevlisiyseniz komuta kontrol merkezine temasa geçip bu süreleri en aza indirmeniz gerekiyor. Burada işte hastane öncesinin rolü çok büyük. Hastane öncesindeki, artık şimdi öyle bir oldu ki hastane öncesindeki vatandaşa bu işleri öğretelim. Nasıl CPR'da vatandaşa öğretildiği gibi bu nörolojik muayeneleri de vatandaşa öğretelim diye hastane öncesinde güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü süreyle yarışılıyor. Hastanın tanınıp gelir gelmez doktorun muayene etmesi 10 dakikadan daha az süre olmak zorunda. Ya da işte nörolojiyle teması 15 dakikadan daha kısa sürede olmak zorunda. Tomografisinin 45 dakikada çekilip yoğrulanmış olması lazım. 60 dakikadan önce de ilaç tedavisine başlanmış olması gerekiyor. Burada süreyle yarıştığımızı tekrar unutmuyoruz. Laboratuvar görüntü işlemleri var. Gerek tanımızın güçlenmesi için ya da ayrıcı tanımızın daha detaylı yapılabilmesi için veyahut da vereceğimiz tedavinin etkisini görebilmemiz için yine bakmamız gereken bazı laboratuvar teknikleri var. Ayrıcı tanı ne demek biliyor musunuz? Arkadaşlar ayrıcı tanı ne demek? Bilen var mı? Bilen bir elini kaldırsın. Ayrıcı tanı ne demek? Arkadaşlar ayrıcı tanı bir hastadan şüphelenilen başka olası sebeplerin olması. Yani şimdi bakın bir hipoglisemi dediğimiz bir hastalık, hipoglisemi dahi SVH stroke ayrıcı tanısına giriyor. Onunla karışabiliyor. Bu kadar hastalıkla karışılan bir hastalığımız var. En basit bir konversiyon bozukluğu ya da psikolojik bir rahatsızlıktan ensefalit dediğimiz ölümcül bir hastalığa kadar
değişik hastalıklarla karışabiliyor. Şimdi tedavide biz normalde hastanın yanına gittiğimiz zaman bir sağlıkçı olarak ya da bir ambulans ekibi olarak ilk başta tanımamız gerekiyor. Ondan sonra ilk yapacağımız ABC'si, daha sonra şuur bozukluğu olacağı için kan şekerinin değerlendirilmesi. İhtiyacı varsa oksijen desteğinin başlanması. Ama en önemlisi bir hastane öncesi ekibin bu hastayı entübe etmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu entübasyon indikasyonunu koymak için de doktor olmaya gerek yok. Arkadaşlar bu paramediklerin işi ya da hastane öncesi ambulans personelinin çok iyi bilmesi gereken bir konu. Çünkü entübe edilmeyen hasta ölüme doğru ilerliyor demektir. Onun haricinde tansiyon yüksekliği, tansiyon tedavisi var. Amacımız 180 ile 110'un altında tutmak. Sistoliği 180'in ya da diastoliği 110'un altında tutmak. Bakın arkadaşlar normal tansiyondan yüksek. Amacımız zaten yüksek tansiyonda kalması. Yani her zaman gördüğümüz tansiyonu yüksek diye hemen tansiyon tedavisine başlamayacağız. Onun haricinde beyin ödemi olacağı için bu hastalarda yatağın kaldırılması veyahut da manitol tedavisi verilmesi gerekiyor. Şimdi bir de trombolitik olayı var. Şimdi diyecek arkadaşlar bu trombolitik normalde nörolojinin ya da kardiyolojinin verdiği bir ilaç. Ya da bazı acil servislerde verilen bir ilaç. Şimdi bunun hangi durumda verilmeyeceğini bilmemiz bizim hastane öncesi ekibi olarak hangi durumda verilmeyeceğini bilmemiz hastaların ona göre yönlendirilmesine katkı sağlayacak. Onun için bu hangi durumda verilmezlerin de yine hastane öncesinde bilinmesi gerekiyor. Stroke hastası var. Evet bu hastanın bir an önce ilaca kavuşturulması gerekiyor. İlacı alacağı yere gitmesi gerekiyor. Ama hangi hastaların gitmeyeceğinin de ya da hangi hastaların bu ilacı alamayacağına da hakim olmamız gerekiyor. Bunlar en kaba hesabıyla daha önce geçirilmiş SVH olması, kanama olması özellikle, yakın zamanda ameliyat olması, kanamaya eğilim yapan bir hastalığının olması ve trombositler ne işe yarar biliyor musunuz? Arkadaşlar trombosit duymayan var mı içinizde? Trombosit hiç duymayan var mı? Tamam. Trombosit sayısının 100'ün altında olması, hipoglisemi olması yine bunlarda da tedavi verilmiyor. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ilk 3 saat içerisinde bu ilaç veriliyor. Arkadaşlar bu trombolitik olayı hasta geliyor düşünün. Sol tarafı tamamen felç olmuş. Eğer şartlar uygunsa bu ilacı verildikten sonra hasta tamamen ayağa kalkıp yürüyer hale gelebiliyor. Bu kadar önemli bir tedavi ve bu tedavi ilk 3 saat içerisinde alması gerekiyor. Dolayısıyla bu ilacı alana kadarki süre içerisinde herkesin üzerine sorumluluk düşüyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bazı durumlarda 4,5 saate kadar uzayabiliyor bu süre. Onun da özel şartları var. Yine bu süreyi ama bizim üzerimize düşen ilk 6 saatte bu hastayı bir an önce hastaneye ve ilaca kavuşturmak. Yine hastane öncesi verdiğimiz bir aspirin var. Tamam, ya ambulanslarda ya da ya tansiyonu yüksekse tansiyon ilacı veyahut da işte SVH'dan şüpheleniyorsa antikoagülan ya da antiplatelet veriliyor. Arkadaşlar aspirin verilen hastaya trombolitik verilmeyeceği için bu tip durumda eğer tedavi başlanması planlanan bir hastaya da aspirin verilmemesi gerekiyor ambulanslarda. Bu tabi birazcık daha hastaneye yattıktan sonra bir hastanın şuuru bozuksa, düzelmiyorsa, hemodinamik stabil değilse, hayat tehdit eden kardiyak bir anormalisi varsa ya da ileri derece artmış intrakraniyal basıncı varsa bunlar yoğun bakıma yatması gerekiyor. Zaten bu tip hastalar, trombolitik verilen hastaların hepsi de yoğun bakıma yatıyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken ne? Öncelikle arkadaşlar hangi hastalarda stroke'tan şüphelendiğimizi bilmemiz lazım. Evet, meslek liseleri, sağlık meslek liseleri. Hangi hastalıkta stroke'tan şüphelenebileceğimizi kavrayabildik mi acaba? Sayın hocam, toparlayayım mı? Şimdi
bifaz dediğimiz gözlerde görme bozukluğu, yüzde asimetri olması, kolda ekstremitede felçlik olması bu hastada stroke'dan şüpheleniyoruz. Ondan sonra ilk yapmamız gereken semptomların başlangıç süresi. 3 saat içerisinde ya da özellikle ilk 6 saat içerisinde hastaneye yetiştirilmesi gerekiyor. Trombolitik verilip verilmeyeceğini yine hastane öncesinde bilmek gerekiyor. Kontrastsız BT ve hastanede yapılan iş. Ondan sonrasında zaten entübasyon yapılıp yapılmayacak. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere katılımınız için. Siirt'te misafir olmaktan çok memnun duydum. İlk defa gelmiştim ama muhtemelen belki tekrar gelinmesi gereken bir yer olduğu kanaatindeyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar. Hocam. Soran var mı hocam? Soru ve katkı. Soru alabiliriz. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Güzel soru. Mustafa hocam teşekkür ederim. Evet, Mustafa hocama teşekkür ediyoruz. Şimdi yine değerli Siirtli hemşehrilerimiz, Siirt'in medarı iftarlarından, Siirt'in medarı iftarlarından buradan çıkmış Siirt'te. Doçent Doktor Soner Cander, Uludağ Üniversitesi'nden. Soner hocam bize diyabetik endokrin acillerden bahsedecek. Uludağ Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden gelip sizinle burada buluşup bu konudan bahsedecek. Dün kendisiyle görüştüm. Hocam siz Siirt'e sık gelip biliyor musunuz? Uzun zaman gelmedim ama dedi bundan sonra çok sık geleceğim dedi. Niye hocam öyle dediniz? Yani çok özlediğimi fark ettim bu yüzden. Özlediniz mi? Evet. Hemşehrinizi sizinle baş başa bırakıyoruz. Sayın Başkanım, teveccühünüz için öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi benim için tabii memleketim diye sorulduğu zaman her zaman övünerek gururla söylediğim bu şehirde bu sunumu yapmak oldukça heyecan verici, oldukça onur duyduğum bir şey. Ve bu sempozyumun, bu güzel sempozyumun burada düzenlenmesinde katkısı olan Sayın Sağlık Müdürümüz Erol Bey nezdinde, Sağlık Müdürümüz, Sayın Dekanımız Vefik Bey'in, Profesör Doktor Vefik Bey'in nezdinde Siirt Tıp Fakültesi'ne, Kızılay İl Başkanı'na ve tabii ki en ağır rolü üstlenen ve hayatımda benim sürekli rol model olarak kabul ettiğim, sürekli kendisini takip ettiğim ATÜDER'in çok değerli başkanı Profesör Doktor, sevgili abim Profesör Doktor Başar Cander'in nezdinde tüm ATÜDER camiasına ve ATÜDER üyelerine ve özellikle de bu nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi 2 gün boyunca tabii bu acilde çok ağır şeylerle karşılaştık. Şimdi ben biraz durumu biraz hafifletmek için biraz daha acili, biraz daha hafif light tarafına değineceğim. Burada tabii sürekli takip ettim dedim abimi. Hakikaten üniversitenin sonuna kadar hep biz aynı sıraları çürüttük, aynı dersleri gördük, aynı okullarda okuduk. Ta ki branş seçimine kadar abim gördüğünüz gibi burada tıbbın daha fazla acı tarafını nitelendirilebilecek önemli bir bölümünü seçerken ben biraz daha böyle tatlı tarafına, endokrin tarafına kaydım. Ne zaman? Şimdi bu toplantıda endokrin acillerde bu oturumda bu birlikteliği, bu güzel sempozyumda sağlamış oluyoruz. Siirt'teki bu güzel toplantıyla beraber. Endokrin acili dolayısıyla böyle bir tatlı, acı gibi bir şey olarak sınıflandırabiliriz. Neden öyle söylüyorum? Şimdi endokrin acil diye baktığımızda tabii dünden beri gördüğümüz böyle trafik kazaları, şoklar, solunum tıkanması, solunum durmaları, bunlara baktığımızda endokrin acilde biraz daha bizim süreye hakkımız var. Yani biraz daha süre ihtiyacımız var. Ama doğru tanıyla çoğunlukla çok iyi sonuçlar aldığımız durumlar var. Bu yüzden de böyle tatlı acı olarak nitelendirebiliriz. Genelde endokrin aciller bir endokrin bezinin akut veya kronik yetmezliğinde veya bazen aşırı salgılanma sonucu atak veya krize neden olmasıyla ortaya çıkıyor. Bazen
ciddi bir hastalık ve hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor eğer uygun bir yaklaşımda bulunmazsa ve çoğunlukla da stres yükünü arttıran hazırlayıcı bir neden mevcut. Endokrin acillerin ortak özellikleri. Şimdi endokrin aciller deyince tabii vücudun endokrin sistemi aslında bütün vücudu acille ortak bir noktamız var. Acil bütün vücudun her şeyle ilgileniyor. Bizim ilgilendiğimiz kısım da hormonal hastalıklar ve bu da vücudun yine her tarafında olan bir şey. Yağ dokusundan cilde kadar, cilt aslında bir endokrin organdır arkadaşlar. D vitamini üretimi yapar. Hormon üreten veya hormona cevap veren bütün dokular aslında bir endokrin organdır. Kalp bunun içinde, böbrekler bunun içinde ama bizim klasik endokrin organlar diye nitelediğimiz organlar, başlıca ana organlar, yukarıdan aşağı bakacak olursak hipotalamusla başlıyor. Hipofiz bezi, tiroid bezleri, paratiroid bezleri, adrenal bezler ve gonadlar şeklinde sınıflandırabiliriz. Ve bunlarla ilgili acillerde gördüğümüz çok farklı tablolar var. Örnek örnek verecek olursak hipotalamusun yetmezliğinde hiponatremi, hipotansiyon, susama bozukluğu ile beraber diyabet insipid tablosu veya hipersekresyonunda uygunsuz ADH sendromu hiponatremi ile gelebilir. Hepsini çok ayrıntılı vermeyeceğim. Hipofize bağlı hipersekresyon tabloları var. Yine yetersizlik var, bununla ortaya çıkan hormon eksikliği tabloları var. Tiroid bezleriyle ilgili yine aynı şekilde yetersizlik ve hipersekresyon durumları, bunlar akut krize dönüşebiliyor. Paratiroid bezleriyle ilgili. Çok ayrıntısına girmeyeceğim bunları. Çok farklı tablolar var. Adrenal bezlerle ilgili yine yetersizlik kriz tabloları var. Ve gonadlarla ilgili, örneğin mesela Turner sendromu olan bir hastada aort koarktasyonu, aort rüptürü olabileceğini her zaman bilmemiz gerekir. Acilde ortaya çıkabilecek semptomlar açısından. Ve yine tabii ki ağırlıklı konumuz endokrinde pankreas hastalıkları, diyabetes mellitus, bununla ilgili hiperglisemik krizler, hipoglisemik koma, diyabetik hastalarda görülen diğer komplikasyonlar acilde karşılaşabileceğimiz durumları oluşturuyor. Yine aynı şekilde onun dışında nöroendokrin tümörlere bağlı ortaya çıkan hipoglisemi, yine bir gastronomaya bağlı ortaya çıkabilen şiddetli üst gastrointestinal kanama, bunlar hepsi bir endokrin hastalığı işaret edebilir. Postop dönemlerde çok önemli. Nelere bakmamız gerekiyor? Tabii burada anamnez özellikleri sorgulama sırasında endokrin hastalıkların... Değerli katılımcılar, çok özür diliyorum. Bakın hemşerinizle konuşuyor. Biraz buraya ses çok fazla geliyor. Çok az zamanımız kaldı. Lütfen biraz daha sabır edelim. Evet, değil mi hocam? Genel semptomlar var. Genelde endokrin hastalıklarında bakın iştahsızlık, adrenokortikal yetmezliğin veya miksödemin bir belirtisi. Kilo artışı yine diyabette, Cushing'de veya miksödemde görülen bir durum. Poliüri, diyabet insipidde veya diyabetes mellitus'ta yine mens düzensizlikleri hipopituitarizmin bir işareti olabilir. Operasyonlar çok önemli. Özellikle hipofiz bölgesinde, tiroid paratiroid bölgesinde adrenal bezde yapılmış olan operasyondan sonra yetersizlik tablolarını daha fazla görebiliyoruz. Ve mevcut endokrin hastalık öyküsü, örneğin Addison hastalığı olan bir kişide sürenen kriz görme ihtimalimiz yüksek. Unutmamamız gereken bir şey de endokrin bazı birliktelik görülen sendromlar. Örneğin hipoparatiroidisi olan bir kişide tip 1 diyabetin gözükebileceği ya da Hashimoto'su olan bir kişide Addison hastalığının görülebileceği bazı sendromlarda bu endokrin hastalıklar bir arada görülebilir. Genel bulgular dedik, bakın cilt bulguları, örneğin kuru, soğuk, kalın bir cilt, miksödem komasını buradaki görüntüde olduğu gibi ağır hipotiroid belirtileriyle beraber işaret edebilir. Yine nemli, sıcak, ince bir ciltle beraber burada bakın graves oftalmopatisine bağlı olarak gözlerde görülen egzoftalmi veya göz kapağı ödemi bir tirotoksikoz krizinin belirtisi olabilir. Yakalayacağımız her ipucunu değerlendirmemiz lazım. Örneğin bir pigmentasyon artışı Addison hastalığının bir belirtisi olur. Yine asidotik solunum, diyabetik ketoasidozun bir belirleyicisidir. Bir de bizim vurgulamak istediğimiz çok önemli bir şey var. Acilde bu hastalara geldiğimiz zaman tabii sizin zamanınız yok ve müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz ama daha sonra tanıyı doğrulamak amacıyla bu hastalarda örnek alınması tedaviden önce çok önemli. Örneğin adrenokortikal yetmezliği olan bir hastada steroid tedavisine başlamadan önce bir örnek alıp saklamak, sonradan tanıyı doğrulamak için çok
mühim bir şey. Yine hiperkalsemide paratiroid hormon düzeyi için, hipoglisemide o sıradaki insülin düzeyinin yüksek olması bir endojen hiperinsülinemiyi, bir insülinema hastasını gösterecektir. Dolayısıyla o sırada yapılan örnekleme çok önemli. Sonradan hastayı biz gördüğümüz zaman örnekleme yapmakta geç kalmış oluyoruz. Kimlerde peki endokrin acil düşünelim? Biraz sınıflayabiliriz. Bakın elektrolit bozuklukları, hipotansiyon şok, akut adrenokortikal yetmezlik, hipertansif kriz veya aritmi, tirotoksikoz krizi ve fibromasitoma. Şuur bulanıklığı ile gelen hastada miksödem, hipoglisemi koması ve hiperglisemik krizler, asidozla gelen bir hastada da diyabetik ketoasidoz veya laktik asidoz görülebilir. Elektrolit bozukluklarına baktığımız zaman çok farklı elektrolit bozukluklarında tabloları görüyoruz. Örneğin hiponatremi uygunsuz ADH antidiüretik hormon sendromuna bağlı olabileceği gibi hipotiroidiye ve adrenokortikal yetmezliğe bağlı olabilir. Hipokalemi olan bir hastada hiperaldosteronizm, ektopik asetaj sendromuna yol açan bir malin akciğer tümörü veya hipertiroidinin tirotoksik periyodik paralizi fazında böyle bir durum görebiliriz. Yani elektrolit bozukluğu gördüğümüz zaman endokrin hastalıkları yapabilecek durumları mutlaka düşünmemiz lazım. Şimdi başlıca örnek olarak başlıca gördüğümüz hastalıklara bakacak olursak akut adrenal yetmezlik krizi, Addison krizi yani. Çok belirleyicisi bunun volüm ve vazopresörlere yanıtsız bir hipotansiyon ve şok durumu. Yani şoka yaklaşımla ilgili sunum yapıldı. Eğer şoka yaklaşımda uyguladığımız standart tedaviye yanıt alamıyorsak böyle bir durumda adrenokortikal yetmezliği düşünmemiz gerekir. Genellikle kimde görüyoruz bunu? Kronik adrenal yetmezliği zaten tanısı olan bir hastada görebiliriz. Septisemide intravasküler koagülasyonda ya da antikoagülan kullanan hastalarda bazen bilateral adrenal hemorojiye bağlı olabilir. Yine adrenokortikal SEA sırası SEA'nın tedavisinde kullanılan mitotanla steroidogenezin inhibisyonuna bağlı oluşabilir. Yine post-op steroid kesilmesi sonrasında ortaya çıkabilir. Belirtileri nedir? Ani başlayan bulantı, kusma, hiperpireksi, karın ağrısı, dehidratasyon, hipotansiyon, şok ve eğer primerse bu hiperpigmentasyon. Ve kanda ne görüyoruz? Hiponatremi, hiperkalemi, eozinofili ve hipoglisemi görüyoruz. Tanı, tabi serum kortizolü burada eğer çok düşükse bize tanıyı doğrulayacaktır ama ara değerlerde ASTAŞ uyarı testi yapmak gerekir. Yine primer adrenal yetmezlikse ASTAŞ'ı yüksek buluruz. Hemorajik tüberküloz gibi durumlarda da BT bize ayrıca tanıda yardımcı olacaktır. Tedavide genelde IV hidrokortizon 6 saatte bir veya 10 mg saat infüzyon şeklinde başlayıp klinik yanıt aldıktan sonra 72 saatte dozlar tedricen azaltılarak idame doza inilmesi gerekir. Dextroz ve sodyum klorür desteği mutlaka alınması gerekir. Akut dönemde bu hastalarda mineralokortikoid de eksik ama uyguladığımız yüksek doz kortikosteroid tedavisi aynı zamanda mineralokortikoid aktivite de gösterdiği için mineralokortikoid desteği ek olarak bir mineralokortikoid ajan ihtiyacı ortaya çıkmaz. Krizin önlenmesi burada tabii daha önemli. Pituiter apopleksi, bunun sadece hızlıca gelişen özel bir durumu. Pituiter bölgede hipofiz adenomunda bakın kanamaya bağlı. Burada hipofiz bezindeki bir kanamayı görüyoruz. Şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu ve adrenokortikal yetmezlik bulgularıyla hasta gelir. Tiroid fırtınası, tirotoksik kriz. Bunun da en önemli göstergesi nedir? Yanıtsız taşı aritmiler. Yani taşı aritmiyle gelen bir hastada tedaviye yanıt alamıyorsak ve ateş ve genel durum bozukluğu varsa tirotoksik krizi düşünmemiz lazım. Nadir görüyoruz. Neyse ki nadir görüyoruz. Çünkü uygun tedavi edilmediğinde mortalitesi yüksek bir sendrom, bir tablo. Tedavide önce antitiroid tedavilerle başlayıp daha sonra iot kullanmamız lazım. Önce iot kullanırsak o sırada iot bazodol etkisiyle hipertiroidi şiddetlendirebiliriz. Bu yüzden öncelikle hastaya antitiroid verip 2-3 saat sonra iotla steroid sentezini baskılamamız doğru bir yaklaşım olur. Bunun dışında potasyum iyodurun doymuş solüsyonu dışında periferik etkileri azaltmak için propranolol, yine dexametazon kullanabiliyoruz. Miksödem koması klinik. Burada da belirleyici nedir? Şuur bulanıklığı, hipotermi, bradikardi ve hipoksi. Bu tablolar hepsi bir aradaysa ve bizim standart tedavimize yanıt vermiyorsa miksödem komasını düşünmemiz lazım.
letarjik, uykulu, konfüze, genelde yaşlı ve obez kadınlar bunlarda görülür. Sedatif, narkotik ve potent üretim kullanımı olmuşsa daha öncesinde bu koma ihtimalini arttırır. Genelde perikardiyal, plevral, peritoneal efüzyonla beraber görülür ve kan tablosunda da bakın hipoglisemi ve hiponatremi yapıyor yine bu tabloda. Tedavide öncelikle bu hastalarda yoğun bakım takibi ve entübasyon gerekir çoğunlukla. Yükleme dozunda 300-400 mikrogram IV ertroksin verilmesiyle tedaviye başlanabilir ve destek tedavisi burada çok önemli. Bakın ilk 48 saatte, 6 saatte bir 50-100 miligram 100 hidrokortizon da verilmesi gerekiyor. Çünkü kortikosteroid ihtiyacını arttırıyor tedavi başladıktan sonra. Şimdi bunu da çok hızlı geçeceğim ama ötiroid hasta sendromu. Bu aslında acil bir tablo değil ama acilde çok sık karşılaştığımız bir tablo. Vücudun aslında kritik duruma, strese yanıt olarak verdiği tiroid hormon değişikliği. Bakın çok farklı, evreye göre çok farklı durumlar görebiliyoruz. Serbest T3 düştüğü zaman genelde bizden konsültasyon isteniyor. Hastada hipotiroidin var diye ama aslında bu düşük T3 sendromu, ötiroid hasta sendromu olarak da biliniyor. Vücudun bir tamamen savunma mekanizması. Hipoglisemik komaya bakalım. Çoğunlukla bu diyabetik hastalarda tedavinin önemli bir komplikasyonu. Kritik hastalardan akut renal yetmezlikte, karaciğer yetmezliğinde, sepsiste, intoksikasyonlarda, diyabet dışında da görülebilir. Hospitalize hastalar. Burada çoğunlukla sebep nedir biliyor musunuz? Burada çoğunlukla sebep biziz. Yani uygulanan yanlış tedavilerdir. Örneğin hastaya insülin yapılmıştır. Hasta endoskopi için bekliyordur. İnsülin yapılıp aç bırakılmıştır. Bu hasta hipoglisemik komasına girebilir. Faktöriyöz hipoglisemik biraz daha farklı bir durum. Genelde biraz daha fazla psikolojik sorunu olan hastalarda hastaların kendilerini hipoglisemiye sokmak için antidiyabetik tedavi almalarıyla ilgili bir durum. Ve iyi görünümlü hastalar var. Bunlar da diyabeti olmayan, genelde bunların altından insülinoma gibi vakalar çıkabiliyor. Bunların da ayaktan tetkik edilmesi gerekiyor. Tedavide ne yapacağız burada? Stupor ve şuur kaybı olan hastada önemli olan burada bu arkadaşlar, şuur kaybı olan hastada oral beslenme yapmamamız lazım. Oral beslenme kan şekerini arttırmak üzere yapmamız durumunda bu aspirasyon pnömonisi riskini ortaya çıkaracaktır. Bu hastaların genelde hastanede tedavi edilmesi gerekir. 50 ml %50 glikoz 3-5 dakikalık infüzyon. Eğer IV glikoz imkanı yoksa 1 mg glikogon intramüsküler olarak, glikogon da temin edilemiyorsa az miktarda bal, evde hani hiçbir şey yapamıyorsak oral besin olarak değil, yanak glukozasına bal, şerbet ya da glikoz jeli yanak glukozasına verilerek hasta tedavi edilebilir. Bir yolda işte rektal yolda 500 mililitrelik ılık su içinde 30 mililitre balın ya da şerbetin etkili bir şekilde rektal yolda verilmesi. Hiperglisemik krizlere bakacak olursak aslında bunlar ayrı değerlendiriliyor. Ketoasidoz ve hiperozmolar durum ama aslında iki spektrumun iki ucu gibi. Ne farkları var? Ketoasidozda insülin tamamen yok ve olay hızlı. Hiperozmolar durumda ise insülin var ama eksik ve olay yavaş. Yavaş olmasından dolayı burada çok daha ağır bir dehidratasyon oluyor, hiperozmolarite oluyor ve şuur bozukluğu oluyor. Ketoasidoz ise insülin eksikliğinin ortaya çıkardığı ketoasit birikimiyle ketoasidoz toplasına neden oluyor. Zaman kısıtlığı nedeniyle bu tabloyu geçiyorum, patofizyolojiyi anlatıyor. Her ikisinin arasındaki farklar, diyabetik ketoasidoz söylediğim gibi hızlı gelişiyor. Genelde işte bulantı, kusma, asidotik solunum, asiton kokusu ve karın ağrısı farklı bulgular bunlar. Hiperozmolar durumda ise yavaş gelişiyor, çok ciddi dehidratasyon oluyor ve nörolojik bulgular burada, şuur bulanıklığı ön planda. Ayrıca tanıda hiperglisemiye yol açan durumlar, asidoza yol açan durumlar ve ketoza yol açan durumların hepsini göz önünde bulundurmamız lazım. Tedavide prensipler, insülin verilmesi, sıvı ve elektrolit anormalliklerinin düzeltilmesi. Aslında bu tablolar bir sıvı elektrolit bozukluğu. Yakın takip edilmesi ve çok önemli hazırlayıcı nedenlere yönelik tedavilerin unutulmaması gerekiyor. Örneğin infeksiyon. Çoğunlukla burada altta yatan bir infeksiyon hazırlayıcı neden oluyor ve infeksiyon düşünülen bulgu vardığında hastalardan kültür alınıp kültür sonucu beklenmeden ampirik olarak antibiyotik tedavisine başlanması lazım. Ve önemli üzerinde durmak istediğim bir şey,
diyabetik ketoz asidoz takibinde yanlış yapılan bir yer. Her yer bunu böyle yapıyor diye söylemiyorum ama kan gazı takibi yapıldığı zaman eğer bu sadece asidoz için yapılıyorsa lütfen burada venöz kan gazını takip edin. Arteriyel kan gazı biraz daha invazif, biraz daha zor takip yapılan bir şey. Burada böyle bir ihtiyacımız yok. Çünkü hastada bir hipoksi olduğunu düşünmüyoruz. Asidoz var ve asidozla arterle ven arasında sadece 0.03'lük bir fark var. Göz ardı edilebilecek bir fark var. Bu Türk Endokrin Metabolizma Derneği'nin burada uyguladığı sıvı tedavisi, çok ayrıntılarına girmiyorum. Kılavuzda sitesinde gözüküyor ama unutmayalım. Bir sıvı açığını mutlaka gidermemiz lazım. Hiperglisemik krizlerde insülin vermemiz lazım. Asidoz tablosunu engellemek için. Ve bu insülini verdiğimizde potasyum hücre içine geçecektir. Hipopotasemi derinleşecektir. Bu yüzden de potasyumu 4-5 arasında tutacak şekilde, bu algoritmalara uygun olacak şekilde potasyum desteği vermemiz gerekir. Hiperozmolar durumda farklı olarak burada ne dedik? Dehidratasyon çok daha belirgin ve çok daha agresif sıvı tedavisi yapılması gerekir. Burada yaşlı ve kalp sorunları olan hastalarda santral venöz basınç izlemiyle sıvı replasmanının verilmesi daha uygun. Yine burada tromboembolik komplikasyonlar biraz daha sık hiperviskoziteden dolayı ve dolayısıyla antitrombotik profilaksi de bu tedavinin ana parçalarından bir tanesi. Ben dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Soray Hocam'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumundan dolayı. Soru veya katkı var mı? Yok mu? Hocam ben izninizle sorabilir miyim onlara? Şimdi ben sorusu. 2 tane soru soracağım, çok kolay. Bak hocam bu kadar anlattı. Hipoglisemiyle gelen, şeker düşükle gelen bir hastaya nasıl müdahale edeceğimizi herkes öğrendi mi? Bak çok basit bir şey. Herkes öğrendi mi? Bakayım. Şu taraftan öğrendiniz mi? Öğrenmişler hocam. Evet. Peki hocamıza peki siirt balı mı verelim? Pervari balını mı verelim? Pervari diyorlar hocam. Doğru cevap. Yoksa şerbet mi verelim? Buradan ses yok. Hocam pervari balı diyorlar. Bence pervari balı daha... Pervari balı doğru cevap. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam sağ olun. Şimdi ikinci çok daha basit bir soru soracağım. İkincisi. Bugün 2 Ekim. Bugün doğum günü olan kimse var mı? Doğum günü. Bugün doğan. Kim? Buraya gelir misiniz? Ama kimliklerinize bakacağım. Parmaklar aşağı gidiyor hocam. Yok mu bugün doğan? Hocam dün var dün. Şuraya bakıyorum. Hakikaten doğru söylüyorum bak. Peki tamam. Dün 1 Ekim'di. Dün doğan var mı? Dün. Gel. Buraya gel. Başka yok mu? Atla. Yusuf Kasap. Hiç. Ben fotoğrafçıyım. Kimin? Atudere. Ya yani bunu buna senin mi buldun? Atide'nin fotoğrafçısı. Atide'nin fotoğrafçısı ve kameramanı. Dün doğdunuz. Ha, dün doğmuş. Hoş geldiniz. Tamam, gel şöyle. Sana Hivda Tekin. ses. Hivda Tekin. Evet, tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Ne kazandı? Hocam siz de arabilir miyim? Müdürüm. Lütfen. Evet. Doğum günü bugün olacak ama nasıl kutlayalım? Neyse. Benim için fark etmiş. Kitap. Başkanımız kitap diyor. Sen müdürüm? Efendim Mesut Hocam ben ne ederim? Kitap hediye ederim.
kitap seti olabilir. Acil tıpla ilgili. Evet, kitap hediye ediyoruz. Kabul mü? Şeyden gitmemizi uzun ömürler diliyorum. Sana da bir fotoğraf. Peki sana da bir kitap verelim mi? Tamam. Geçti, isteseydi, ne isteseydi verecektik. Ama geçti artık yani. Yani gönlümüzde öyle kopuyordu, öyle geçiyordu. Kitap istediniz. Arkadaşlar, son yarım saatimiz. Bir bakın, sessizlik olmadı ama, sessizlik olmadı. Son yarım saatimiz, 2 gündür bize dayandınız. Son yarım saat daha sessiz durursak, ondan sonra daha güzel hediyelerimiz de var. Onlar da gelecek. Şimdi sıradaki konuşmacımız, yine hemşerileriniz, sizin de diğer iftarlarınıza, uzman doktor Davut Tekgül. Davut Bey burada mı? Evet, Davut Bey bize baş ağrısıyla ilgili konuşacak. Buyurun Davut Bey, hoş geldiniz. Herkese merhaba. Sayın Dekanım, Sayın Müdürüm, Sayın Hocalarım, değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar, hepinizi selamlıyorum. Beni özellikle sessiz bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Çünkü size ders anlatmayacağım arkadaşlar. Dinliyor musunuz? Tamam. Ben Cumhuriyet İlkokulu'nda başladım okula. Sonra Hürriyet İlkokulu'nda ilkokulu bitirdim. Ondan sonra Atatürk Anadolu Lisesi'nde liseyi bitirdim. Ben de bu topraklarda okudum, yaşadım, büyüdüm. İstanbul'da acil tıp uzmanı olarak çalışıyorum. Size bir anımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ortaokul yıllarında bizim bir tane lokantamız vardı. Ben o yıllarda lokantada çalışıyordum. Yani yardım ediyordum abilerime. Lokantamızın tam karşısında da bir tane muayenehane vardı. Ben de arada oraya yemek götürürdüm. Yemek siparişi olurdu. Oraya yemek götürürdüm. Sayın müdürümün muayenehanesiydi. Ve her gittiğim zaman oradaki stetoskopa, oradaki hasta sedyesine, oradaki reçete kağıtlarına bakar, vay be derdim. Vay be, ne iyi bir şeymiş, mükemmel bir şey. Ve içerideki o pansuman kokusu acayip hoşuma giderdi. O dar ve karanlık merdivenlerden tekrar lokantaya geri giderdim. Bugün burada müdür beyin karşısında olmak, sizlerin karşısında olmak benim için çok büyük bir heyecan. Umarım sizi de çok daha güzel yerlerde görürüz. Çok daha güzel yerlerde olursunuz. Teşekkür ediyorum. Sunumla ilgili de hem siz öğrencilere hem de değerli meslektaşlarımızı aynı anda aynı konuyu anlatmak biraz zor gelecek. Ben öyle düşündüm. Şöyle bir şey yapacağım. Slaytımı, sunumumu ikiye bölüyorum arkadaşlar. Bir bölümünü öğrenci arkadaşların anlayabileceği bir şekilde anlatacağım. Çok akademik bir dil kullanmayacağım. Diğer bölümünde de doktor arkadaşlarımıza yönelik birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, baş ağrısı benim konumum. Baş ağrısı neredeyse hepimizin hayatının her zamanında, her evresinde olan bir şey. Her gün yaşadığımız olur. Biz yaşamasak bile evde annemiz, babamız, kardeşlerimiz mutlaka birileri yaşar. Baş ağrıları nedeniyle acil servis başvuruları %3-5 oranındadır arkadaşlar. Acil servise hastalar sık başvuru yapar baş ağrısı için. Bizim için, acil hekimi için veya bir hekim için önemli olan baş ağrısını
dindirmek, evet. Baş ağrısını dindirmenin yanında o baş ağrısının sebebini bulmak arkadaşlar. Çünkü baş ağrısı birçok, yani onlarca hastalığın yansıması olabilir. Aşık olursunuz, başınız ağrır. Ortam havasız kalır, başınız ağrır. Aç kalırsınız, başınız ağrır. Çok tatlı yersiniz, başınız ağrır. Bunlar tolere edilebilir. Bunlar basit bir ağrı kesiciyle geçebilir ama baş ağrıları bazen beyin kanamalarının, kafa içi tümörlerinin, bulguları, felç gibi durumların bulguları olabilir. Onun için siz öğrenci arkadaşlar mesleğin başındayken hangi baş ağrısının acil bir durum yaratabileceğini bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Aşık olma baş ağrısı da ağrı kesiciyle geçiyor mu? Hocam eğer karşıdaki cevap vermiyorsa baş ağrısı yapar. Arkadaşlar bunu mesela evde nineleriniz, dedeleriniz, anneleriniz, babalarınız var. Baş ağrısı durumlarında her günkü baş ağrısından çok daha farklı bir baş ağrısı ya da baş ağrısıyla beraber olan hangi durumlar size bir beyin kanaması veya bir felç düşündürür, onları biraz konuşacağız. Baş ağrısı ikiye ayırdık arkadaşlar. Bir tanesi primer, yani aslında modern tıbbın çok sebep bulamadığı, bir sebebi olmayan baş ağrısı. Biz sebebini bulamayınca primer demişiz. Organik bir patolojiye bağlı olmadığı için primer demişiz. Migren gibi hastanın hayatı boyunca devam eden basit ağrı kesicilerle veya bazen farklı bulgularla ortaya çıkan baş ağrıları. İkinci tip bizim acil hekimlerinin başını ağrıtan ağrı tiplerini konuşacağız burada. Bir sınıflama yapmışlar. Çok literatüre girmek istemiyorum arkadaşlar. Zararsız baş ağrıları ve altında bir sebep olan baş ağrısı diye ikiye ayıracağız. Zararlı baş ağrılarından biraz konuşacağız arkadaşlar. Baş ağrısı için tabi insanlar hayatları boyunca binlerce yıldır çare bulmaya çalışmışlar. Bazı tedavi protokolleri geliştirmişler. Özellikle tomografi, MR, görüntüleme bulguları çıkmadan önce değişik şekillerde tedavi etmeye çalışmışlar. Ama modern tıpta görüntüleme sistemleri arttıkça bu tedavi şekilleri biraz daha artık spesifik olmaya başladı. Örneğin 1800'lü yıllarda Amerika'da morfin, eroin gibi bazı ilaçları sıklıkla eczanelerde satmışlar, kullanmışlar. Migren arkadaşlar, migren ağrısını kısa geçeceğim. Çünkü migren genellikle hastaların kendilerinin bildiği bir tanıdır. Hastalar uzun yıllar migren atakları geçirir. Bazı tetikleyiciler migreni başlatır, artırır. Hastanın genellikle tek taraflı bir baş ağrısı olur. Bu baş ağrılarının geleceğini çoğu zaman hisseder. Aura dediğimiz ışık çakmaları gibi durumlar olur. Bazen komplike migrenler de olabilir. Hatta bizim bir tane case report yaptığımız bir hastamız var. Hemipleji migren. Bir genç bir kız, 23 yaşlarında genç bir kız bize sol tarafının felç olması sebebiyle gelmişti arkadaşlar. Bir migren atağı sırasında hastanın sol bacağı ve sol kolu diğer bacağına göre bariz bir şekilde güçsüzdü. Biz de bunu yazdık, yayınladık. Yani komplike olabiliyor ama migren de genellikle geri dönüştü ve semptomatik tedavi yeterli olabiliyor. Afrika'daki migren tedavi şeklini duyan oldu mu arkadaşlar? Afrika'da migren hastaları için bazı tedavi şekilleri düşünmüşler. Videoyu açabilirsem göstereceğim arkadaşlar. Ses var mı? Sesi arttırmaya çalışıyorum. Bu kadarmış. Migren tedavi ediyorlar arkadaşlar. Tamam hocam, yeterli bu kadar görüntüden.
Görüntü maalesef çok iyi bir görüntü alamadık arkadaşlar. Sunumumuza devam edelim. Yani görüntü güzel olsa çok güzel gözüküyor da maalesef gelebilir belki. Dua okuyorlar muhtemelen ya da başka bir şey, bir ayin yapıyorlar. Hastanın baş ağrısını dindirecek. Onu tekrarlayarak baş ağrısına çare bulmaya çalışıyorlar. Adam bir müddet sonra o kadar çok ağrı çekmeye başlıyor ki tokatlardan, duaları yanlış söylemeye başlıyor. Artık nereye kadar sürüyor onu bilemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar biraz daha altında organik sebepler olan baş ağrılarına değineceğiz. Hangi hastada bir baş ağrısı, bir beyin kanaması düşünülür? Bunu konuşacağız. Şimdi örneğin 45 yaşlarında, 50 yaşlarında bir annemiz var, teyzemiz var. Yıllardır migreni olan bir hasta ama size öyle bir baş ağrısıyla geldi. Diyor ki ya oğlum diyor, benim 20 yıldır migrenim var ama ben hayatımda böyle bir migren ağrısı duymadım. Ağrım hiç geçmiyor. 2 tane majestik aldım, yine geçmiyor. Bir sürü ilaç aldım, ağrım geçmiyor. Bana bir iğne yap, bana bir serum yap diye size gelebilir arkadaşlar. Bir hastanın ağrısının şiddeti değişiyorsa, kendi bildiği tanıdık ağrıların dışında farklı bir ağrıyla geliyorsa, onda mutlaka bir şeyden şüphelenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Semptomlarında veya şiddetinde hasta haftada bir migren ağrısı görüyordu. Ama artık migren ağrıları 2 günde bir oldu. Bunda da bir beyin tümöründen ya da bir beyin kanamasından şüphelenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Baş ağrısıyla beraber bir hastada yürüyüş bozukluğu oldu. Örneğin hasta geldi, başım ağrıyor. Evet, başım ortalama bir ağrı. Daha önce de buna benzer bir ağrılarım oldu ama şu an yürürken sağa sola doğru yalpalıyorum diyor size bir yakınınız. Veya dengemi tutamıyorum. Diş fırçasını ağzıma götürürken ağzıma isabet ettiremiyorum, burnuma değiyor gibi durumlarla geldiği zaman arkadaşlar bunlardan şüpheleneceğiz. Hastalarda eğer yakın zamanda örneğin dedelerimiz 60-70 yaşındaki dedelerimiz merdivenden inerken yalpalayıp düştüyse veya bahçede düştüyse size gelip onu anlattıysa o saatlerde hiçbir şey fark etmeyebiliriz arkadaşlar. O zaman beyindeki küçük damarlardan bir tanesinde çok hızlı olmayan, yavaş yavaş kanayan bir damar veya çatlayan bir damar saatler sonra, 10 saat sonra, 15 saat sonra, 20 saat sonra büyük bir kanama oluşturup beyinle ilgili bazı anormallikler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Kronik subdural kanama diyoruz. Bu tabloyu çok sık görüyoruz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Travma bulgusu varsa, travma hikayesi varsa bir hastada, o hastada ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde mutlaka tekrar bilinç muayenesi yapmanız gerekiyor. Baş ağrısının 50 yaşından sonra başlaması. 50 yaşlarında bir hastada hiç olmayan bir baş ağrısı başladıysa, bu hastalarda son 6 ayda, 1 yılda kilo kaybı olduysa, son 2 yılda spor yapmadan, diyet yapmadan 6-7 kilo verdiyse arkadaşlar bu hastaları tetkik etmek gerekiyor. 50 yaşından sonra bir hastada durup dururken baş ağrıları önemli. Bazı kitle ya da vücudundaki başka tümörlerin beyindeki yansıması olabilir.
Günler içerisinde ağrının şiddetlenmesi, ağrı ilk günlerde normal bir migren ağrısı gibiyken yavaş yavaş artmaya başladı. İlaçlar aldı ama ilaçlar da ağrısını kesmedi. Gün geçtikçe aldığı ilaç sayıları arttı. Ağrıları hiçbir şekilde tedaviye cevap vermiyorsa bu hastaları mutlaka acil servis olmasa da bir nöroloji hekimine, bir beyin cerrahisi hekimine mutlaka göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ağrıyla beraber hastalarda kusma olması çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle çocuklarda, çocuk kafa travmalarında, 2 yaşın altındaki çocuk kafa travmalarında eğer çocuk kafasını vurduktan sonra kusmaları varsa mutlaka beyinde bir kanamanın olmadığını göstermek gerekiyor. İlla olmak zorunda değil ama olmadığını da göstermek gerekiyor. Hastaların öksürerek, ıkınarak, spor yaparak ya da ani bir hareketle olan baş ağrıları, bir hapşırma sonucu olan bir baş ağrısı, geçmeyen bir baş ağrısı, bir beyin kanaması bulgusu olabilir arkadaşlar. Bunu özellikle unutmayın. Hamilelik döneminde veya doğumdan sonraki dönemlerde baş ağrıları önemli. Yani baş ağrısı bir hastada, normal insanlarda baş ağrıları gün boyunca olmamasını bekleriz. Yani birkaç tane saydığımız sebepler dışında ama baş ağrısının sürekli devam etmesi önemli bir konu. Ateş, ense sertliği, ateş diyelim arkadaşlar. Bir hastada eğer baş ağrısıyla beraber ilerleyen saatlerde şuur bulanıklığı oluyorsa, hastanın ateşi yükseliyorsa, bir menenjitten şüphelenmek gerekebilir. Bir gribal enfeksiyondan veya bir kulak enfeksiyonundan sonra, sinüzit enfeksiyonundan sonra bir menenjiti aklımıza getirmemiz lazım arkadaşlar. Şuur bulanıklığı olur ve maalesef ölüm ihtimalinin olduğu bir enfeksiyon. Bunları unutmayacağız. Bayılmalar arkadaşlar, baş ağrısıyla beraber bayılmanın olması, arada hastanın epilepsi hastaları gibi nöbet geçirmesi, havale geçirmeleri çok önemlidir arkadaşlar. Bunlardan mutlaka bir beyin görüntülemesi yapmamız lazım. Kilo kaybından bahsettik. Kilo kaybı özellikle 50 yaşından sonraki hastalar için her zaman bir maalesef kanser aklımıza gelmeli arkadaşlar. Yani bir yaşlı hastada, orta yaşın üstündeki bir hastada eğer açıklanamayan bir kilo kaybı varsa mutlaka o kilo kaybının sebebini araştırmak, ortaya koymak gerekiyor. Hastanın toksik görüntüsü varsa, yani hasta kendini çok halsiz hissediyorsa, normal şartlarda her gün dışarı çıkan, pazara giden, kahveye giden, kendi işlerini yapan dedeniz ya da babanız ya da siz elini bile kaldıramayacak kadar halsizliği varsa, hiç yemek yiyemiyorsa, sıvı bile alamıyorsa, rengi solduysa bu hastalarda mutlaka bir patoloji arayacağız arkadaşlar. Hocam Toparlıyorum. Şimdi arkadaşlar biraz daha sağlık profesyonelleri için birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Baş ağrısı acil servislerde çok şekilde karşımıza gelir. Travmatik ve non-travmatik olarak gelir ama süre kısıtlı olduğu için sadece SAK'tan bahsetmek istiyorum. Çok fazla konu var ama SAK niye başımıza ağrıtır arkadaşlar? Çünkü SAK hastalarında subarachnoid kanamada %50 oranında nörolojik muayene normaldir arkadaşlar. Yani hastaların %50'sinde nörolojik muayene normaldir. Beyin tomografisi bulguları normal oluyor hastaların önemli bir kısmında. Bazen tomografi hastanın SAK bulgusunu, SAK görüntüsünü atlayabiliyor. Eğer hastanın hemoglobini onun altındaysa arkadaşlar, yaşlı hastalarda özellikle 50 yaşlarında sık görülüyor. Hemoglobini onun altındaysa SAK görüntü vermeyebiliyor tomografide arkadaşlar. Bizim acil hekimi olarak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşlı hastalarda anemi, kronik hastalık anemisiyle çok sık karşılaşıyoruz. Onun dışında ne diyebiliriz? Yani bu hastaları en
azından saktan şüpheleniyorsak, subdural kanamadan şüpheleniyorsak arkadaşlar, bu hastaların BT bulgularının normal, fizik muayenelerinin normal olabileceğini atlamamız gerekiyor. Mutlaka bir nöroloji konsültasyonu istememizde fayda var. Birkaç tane görüntü gösterip bitiriyorum. LP önerisi var arkadaşlar. Eğer bir hastada sak kuvvetli bir şüpheliyse, başka bir şeyle açıklayamıyorsanız ve tomografi negatifse LP yapılması öneriliyor. Birkaç tane sak görüntüsü veriyorum. Kronik subdural hematom, kitle görüntüleri. Birkaç tane daha konu var ama süreye saygı göstermek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Davut Bey'e, hemşehrimize çok teşekkür ediyorum. Baş ağrımız geçti. Sizin de baş ağrınız geçmiştir. Öyle görünüyor. Çok sessiz, güzel dinlediler. Davut Hocam izninizle ben soru almayayım. Son konuşmacımızı da alalım, olur mu? Hemen vakitte bitirmiş oluyoruz. Davut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizin adınıza hemşehrinize hoş geldin diyorum. İstanbul'da buraya. Siirt Devlet Hastanesi acil tıp uzmanı ve başhekim yardımcısı Doktor Feyzi Bircan Özkan'ı senkopla ilgili sorular için davet ediyorum. Öncelikle herkese merhaba. Siirt Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısıyım. Doktor Feyzi Bircan Özkan. Konuya başlamadan önce kısa bir özet geçeceğim. Öncelikle sempozyum burada yapılması için ATÜDER böyle bir karar aldı. Siirt'te sempozyum yapalım dedi. Öncelikle ATÜDER Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onun haricinde Erol Müdürümüz, Sayın Erol Müdürümüz bize bütün desteklerini verdi. Refik Hocamız sürekli toplantılar yaptı sempozyum için. Benim de katıldım. İlk toplantıya katılmamda Sayın Başhekimimiz Sedat Bey sürekli izinler verdi. Sempozyum için gereken her şeyi desteğe bize sağladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kızılay, özellikle Kızılay çok büyük destek verdi bize. Kızılay'a ve Destek Kalite Müdür Yardımcımız Şener Bey'e teşekkür ediyorum. Keza son olarak da ufak bir teşekkür. Hamdi Hanım, başarmışlarımız. O mikrofon benim boyuma göre yapılmış. Hamdi Hanım'a çok teşekkür ediyorum ve sunum hazırlarken desteklerini esirgemeyen sevgili eşime teşekkür ediyorum. Sıkmayacağım, gerçekten sıkmayacağım. Senkop konumuz bugün. Senkop'tan bahsedeceğim. Son sunum olması tarihsizliği dolayı. Şimdi senkop deyince aklımıza ne geliyor? Öncelikle bundan bahsetmek gerekiyor. Senkop böyle bir şey. Burada ünlü bir düşün. Bir dakika, özür diliyorum. Bak şimdi Feyzi Bey bir cümle kurup bir kelime söyledi. Yani son konuşmacı olmanın dezavantajları. Bence avantajlı olduğunu bir gösterebilir misiniz? Senkop dediğimiz zaman aklımıza ünlü düşünürümüzün tablosu geliyor olabilir. Fakat böyle değil. Mantık sizi A noktasından B noktasına getirebilir ama halay yere getiriyor. Şimdi senkopla alakalı birçok sunum daha önce kılavuzlar yayınlanmış. 2009, 2012, en son 2015'te ufak bir revizyon daha yapılmış ama European Society of Cardiology 2018'de çok güzel bir kılavuz yayınlıyor. Senkopla alakalı. Senkop aslında geçici şuur kaybının alt dallarından geçici şuur kaybı travmatik ve non-travmatik olarak ikiye ayırıyoruz. Burada geçici şuur kaybı, non-travmatik ve travmatik. Non-travmatikler içinde senkop geliyor. Şimdi 112 ekiplerimiz bazen getirdiği zaman hastayı bize sunarken, acil tıpta özellikle, hasta senkop diye sunuyorlar. Hani asıl yani çok terim, terminoloji olarak yanlış bir terim. Çünkü senkop sınıflamasında 3 tane ana başlığımız var. Refleks senkop, ortostatik hipotansiyon ve kardiyak senkop. Bunun dışında kan şekeri düşüklüğü, evet, hastayı bayıltabilir, şuurunu kapatabilir ama bunlar geçici şuur kaybı adı altında. Bugünkü konumuz senkop ve ana olarak bu 3 ana başlığa değinmeye çalışacağım. Sizleri de sıkmadan.
Geçici şuur kaybı hızlı başlangıçlı, kısa süreli, spontan olarak tamamen düzelmesiyle karakterize serebral hipoperfüzyon. Serebral perfüzyonun %35 kadar azalması veya beyin saproretiküler aktivite sistemin 10-15 saniye boyunca kan akımının kısıtlanması olarak söyleyebiliriz. Avrupa'da, Amerika'da yapılan yayınlarda şöyle diyor, her yıl acil servis başvurularının %1-2'si senkop sebebiyledir. Hastane başvurularının %6'sıdır. Ben bu sunumu hazırlarken bizim Siirt Devlet Hastanemize bakalım dedim. Bizdeki oranlar nasıl? Senkop tanısı ile birinci ya da ikinci tanı, ön tanı ya da olarak 590 kişi. Geçen ayın 30'u yani Eylül'ün 30'una kadar yılbaşından itibaren 590 kişide bu tanı girilmiş. Yalnız total acil başvurumuz 390 bin. Yani burada yani retrospektif bir çalışma yapacak olursak bize çok aydınlatıcı bilgi vermeyeceği. Yani 10 binde bire, 10 binde, 100 binde 15'e falan denk geliyor bu oran ne yazık ki. Hani tamlarımızı birazcık daha gözden geçirmemiz gerekiyor acil olarak. Presenkopa çok ufak değineceğim. Presenkopa neden değineceğim? Çünkü genel bizim kılavuz kitabımız, acil tıp uzmanlarımızın kılavuz kitabı presenkop ile senkopu aynı şekilde değerlendirmemiz önerilir. Aynı şekilde değerlendirin. Aynı senkopu, presenkopun aynı olarak. Sonra baş dönmesi, terleme, göz kararması, bulantı, halsizlik gibi semptomlarımız vardır. Senkop yapılan çalışmalarda bayanlarda daha sık gözleniyor. Yaş sıklığı ile birlikte morbidite riskimiz artıyor. Şimdi ilk şeyi refleks senkoptan kısaca bahsedeceğiz. Vazovagal, durumsal, karotis sinir sendromu, klasik olmayan formlar. Bunlar senkop, refleks senkop sebepleri. İdrar yaparken dahi durumsal senkoplardan, idrar yaparken dahi senkop vakaları görülüyor. Öksürme, hapşırma bu gibi durumlarda senkop vakalarını görebiliyoruz. Üflemeli çalgı çalmak. Burada bile klarnet çalan, saksofon çalan arkadaşlarda bile bu tarz zorlanmaya var. Senkop, durumsal senkop görülmüş bugüne kadar. İkinci başlığımız ortostatik hipotansiyon. Ortostatik hipotansiyona bağlı senkoplardan da en çok ilaca bağlı senkoplar görülüyor. Vasodilatatörler, diüretikler, antidepresanlar. Onun haricinde sıvı kaybı. Hepimizin başına gelmiştir. İshal olduğumuzda, gastroenterit olduğumuz zaman böyle ayağa kalktığımız zaman başımız falan döner. Bunlar ortostatik hipotansiyonlara örnekler. Bunun haricinde otonom sistemin hipotansiyona geç cevap vermesi, sekonder ve primer otonom yetmezlikte vücudun geç cevap vermesi sonucu tansiyonumuz düşüyor. Normalde gün içerisinde çok tansiyonumuz düşer ama otonom sistemin sen bunu fark edip tansiyonumuzu toparlar, gerekli organlarımızı sağlar. Otonom yetmezliklerde bu mekanizma geciktiği için, geç kaldığı için ya da uygulama yetiştirmediği için ne yazık ki tansiyon düşüklüğü yaşayıp senkop yaşayabiliyoruz. Ve en önemlisi, asıl bu senkop konusuna başlamamızın sebebi kardiyak senkoplar. Bu European Society of Cardiology zaten bu kılavuzu yayınlayan. Bunlar hepsi kardiyolog. Kardiyologlar diyorlar ki senkop bizim konumuz, biz bir kılavuz yayınlayalım. Bu kılavuza da işte senkopla diğer alakalı bölümler, nörologları çağıralım, nörologları çağırıyorlar, acil tıp uzmanlarını çağıralım, acil tıp uzmanları geliyor. Oturup böyle bir kılavuz hazırlıyorlar sağ olsunlar. Çünkü en önemlisi kardiyak senkoplar. Bunlar biraz sıkıcı, o yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Değerli hocalarım, acil tıp uzmanlarım için sadece hatırlatıcı olsun diye görsellere koymak durumundaydım. Primer sebep kardiyak senkoplarda aritmiler, bradikardiler, supraventriküler taşikardi, ventriküler taşikardiler, duygusal kalp anormallikleri. Acil servise hasta geldi senkop. Ne yapacağız şimdi? Senkop geldiği zaman öncelikle biz senkop hastasına risk sınıflaması yapmamız gerekiyor. Düşük risk, orta risk yok pardon. Düşük risk ve yüksek risk olarak ikiye ayırıyoruz. Yüksek riski de minör ve majör olarak ikiye ayırıyoruz. Düşük riskli dediğimiz hasta EKG'si, tansiyonu normal, refleks, tipik prodromu ile ilişkili. Ani beklenmeyen, hoş olmayan görüntü, ses, koku ya da ağrı. Yani arkadaşlarınızı bir anda korkuttuğunuz zaman böyle patlayıp düşüp bayılabilirler. Bunlar gerçek semptomlardır. Yemek sırasında postprandiyen birçok sebepten, listede gördüğümüz sebeplerden düşük riskli senkop sebepleri olarak sayıyoruz. Yüksek riskli minör sebepleri, yine bayağı bir EKG şeylerimiz var burada. Bunları tek tek okuyayım, sizi yormak istemiyorum. Sadece bu EKG'yi koydum. Bu da aritmojenik sağ ventrikül, kardiyomiyopatisini düşündüren epsilon dalgaları. İsmini sevdiğim için koydum. Özellikle epsilon dalgaları göstermek için. Hocam,
Arkadaşlar biliyorum çok şeye geldik. Yani çok az kaldı. Çok az daha biraz sabredebilirsek sessiz olabilirsek de çekilişlerle sürpriz hediyelerimiz olabilir. Şimdi arkadaşlar, öğrenciler, şimdi hocamız sizi şey olarak, yani bu bir tehdit değil ama şeyi düşürün dedi. Yanlış. Evet, ses ödülleri düşürün dedi. Ben de tehdit etmiyorum ama hepiniz stajyer. Devlet hastanesine geldiğinizde ben imzalıyorum staj defterlerinizi. Tehdit değil, yanlış anlamayın. Yine yüksek risk majör kriterlerimiz var. Bunlar acil servise geldiğim zaman acil servis doktorlarımız, uzmanlarımız zaten biliyorlar çok güzel bir şekilde. Yine EKG üzerinden tabii kardiyak senkop olduğu için birçok şey var. Bunları zaten inşallah siteye koyacağız. Ve tekrar bunu hatırlatıcı olması sebebiyle bunları koyuyorum. Zaten şu anda hızlıca göz gezdiriyor artık uzmanlarımız. Bunları da tek tek okuyup sizleri yormak istemiyorum. Peki bu hastaları ne yapalım? Hastalar geldi, tamam, sınıflanmasını yaptım, düşük risk, yüksek risk. Peki bundan sonra acil serviste ne yapmam gerekiyor? Kılavuz bize diyor ki 2 tane önerisi var. Birinci önerimiz şu şekilde. Bu bayan hanımı tanıyan yoktur yüksek ihtimalle. Şimdi kılavuzda senkop ünitelerinden bahsediyor. Şimdi Başar Hocam çok dünyayı geziyor, yüksek ihtimalle biliyordur. Dublin'de burada. Dublin'de senkop ünitesi. Failure, yetmezlik ve senkop ünitesi. Dünyanın birçok yerinde var. Teknik olarak gelişmiş birçok sağlık merkezinde senkop üniteleri mevcut. Acil servisten hızlı transfer yapıyorlar senkop ünitelerine ve burada hastaları takip ediyorlar. Araştırmacıların araştırmasını yapıyorlar. Kılavuz bizim gibi sağlık sisteminde bu kadar ileriye geçirmemiş olan ülkeler içinde özellikle belirtmiş, acil serviste takip ya da senkop ünitelerine yatış olarak belirtmiş. Majör kriterlere ek olarak stabil yapısal kas hastalığı, kronik ciddi hastalıklar, efor sırasında senkop gibi durumlarda acil serviste yakın gözlem ya da senkop ünitesine nakil. İnşallah yakın zamanda bizim de senkop ünitelerimiz olur. Nakil yapabiliriz. Mutlak yatış gerektiren şeyler ise eşlik etmesi muhtemel ciddi bir ek hastalığı olanlar, senkopun neden olduğu yaralanmalar, başka bir yol ile takibi sağlanamayacak. Yani senkop üniteleri gibi ya da acil serviste yoğunluğuna bağlı olarak yakın takip sağlayamayacağımız hastalar, senkop tedavi gereksinimi olan hastaları mutlaka yatırın diyor. Tedavi olarak saydığım bütün sebepler, senkop sebepleri ve bunların tedavilerini ayrı ayrı tabii ki de anlatmayacağım. Senkoptan sorunun mekanizmasını tespit edip o mekanizmayı tedavi etmek. Tam olarak bu. Yaşlarda mutlaka teknik aralıklarını geniş tutmak gerekiyor. Bu tür hastaların, senkop ile gelen hastaları motorlu araç kullanmaları, yüksekte yerlerde çalışmamaları, kısacası tehlikeli iş ve iş yerlerinde çalışmamalarını sağlamalıyız. Gerekli raporlarla bunları yapmamız gerekiyor. Slaytın başında belirttiğim gibi epilepsiler, psikojenik bayılmalar, konversiyon bozukluğu, hipoglisemiye bağlı, bilinç kayıpları, serebral hipoperfüzyon, senkopun nasıl tanımı olan serebral hipoperfüzyona bağlı olmadığı için senkop sınıflamasında sayılmıyorlar. Geçici şuur kaybı sınıflamasına bunları koyuyoruz. Çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Birazcık çok konunun dışına çıkacağım ama temaruz ve konversiyon bozukluğu. Şimdi bazı durumlarda hasta acile geliyor, bayılmış, işte eşi vefat etmiş, yakını vefat etmiş ya da eşiyle tartışmış. Şimdi bunlar hocam konversiyon diyoruz. Hani şimdi bir hastaya konversiyon diyebilmemiz için konversiyon tıbbi bir hastalıktır. Psikiyatrik bir hastalıktır. Ve bir hastaya konversiyon diyebilmeniz için senkop sebeplerinin tamamını ekarte etmeniz ve psikiyatri konsültasyon istememiz gerekiyor. Hani gelen hastaya bu hasta konversiyon deyip geçmemek gerekiyor. Temaruz farklı bir şey. Temaruz şeklinde gelenler de bu bir psikiyatrik hastalık değil. Bu tamamen insanın kişilik bozukluğuyla alakalı bir şey. Mesela bir şey oluyor. Mesela ben buraya geldim, çok heyecanlandım. Bir sürü hocalarım var, çok değerli hocalarım var. Kendimi yere attım, bayıldım. Bayılma numarası yaptım. Temaruz numara. Ben bundan sekonder bir kazanç sağlıyorum. İnsanların içine çıkıp konuşma yapmak durumunda kalmıyorum. Bu yüzden hani hastalara özellikle rica edeceğim şey şu, özellikle 112 ATT olacak arkadaşlarımız da var. Burada acil çalışanlarımız da var. Kesinlikle gelen hastaya konversiyon deyip geçmemek gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
son olarak konuşmanın başında bir ismi şu an eksik söyledim atalım. Arzu Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Sağlık Müdürlüğü adına. Yani bu kongreden bir başlangıçlarından biri oldu. Çok teşekkür ederim. Soru veya katkı var mı? Biraz gürültü olmasına karşın yani bu son oturumda dahi salonun bu kadar kalabalık olması bu şehrin eğitim ve akademik çalışmalara verdiği önemi çok net olarak gösteriyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Son sözümle için teşekkür ediyorum. Evet, Başar. Değerli arkadaşlar, kıymetli Siirt bürokratları burada, hocalarımız burada, müdürümüz burada, Arzu Hanım, diğer meslektaşlarımız burada. Ben şöyle şimdi biraz önce şöyle bir baktım. Salonda yaklaşık 250 kişi var. Bunun 60 civarında olan doktor, uzman doktor arkadaşlarımız. Bu saate kadar bizi böyle gerçekten dinlediniz. Zaman zaman tatlı uyarılar falan yapmak durumunda kaldık. Tabii genç arkadaşlarımız da var. Oluyor. Bunlar beklenen şeylerdir. Ama bizi sabırla 2 gün boyunca burada dinlediğiniz için biz size çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da burada olmaya devam edecek. Zaten başkanımız da buralı. Herhalde değil mi? Bizim burada bir kaydımız var hocam. Bu saatten sonra da ben mikrofonu başkanımız Başar Hocam'a bırakıyorum. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Evet arkadaşlar 2 günlük çok yoğun bir tempodan sonra hani mesela aramızda maraton koşan oldu mu hiç maraton? Maraton koşan evet arkadaki kaç kilometredir maraton? Avrasya Maratonu'ndan bahsetmiyoruz tabii. 42 kilometre. 42 kilometre. Şimdi bu maratonun en tatlı zamanı ne zamandır biliyor musunuz? Koşanlar bilir tabii. Maratonun 2 güzel zamanı vardır. Bakın maratonun 2 güzel zamanı vardır. Bir, başlama. Başlarken depar atarsın, öne geçmeye çalışırsın. Eğer ön gruptan koparsan o maraton biter. Bitti o. Ön gruptan kopamazsın. Demek ki başta iyi olacağız. İkinci, maratonun en güzel, belki de yani başlangıçtan da daha güzel tarafı, hiç maraton izlememiş gibisiniz. Stadyuma girdiği andır değil mi? 42 kilometreden sonra stadyuma girdiği andır. Artık bitiyor. Şampiyonlara gidiyorsun. Veya işte stadyumda birleştik. Şimdi aslında biz bu 2 günlük maratonun sonundayız. Yarım saatlik stada girdik şimdi. En tatlı zamanındayız yani. O yüzden de ben daha önce de söylemiştim. Biraz kapanışta bazı şeylere değineyim diye ama fazla vaktinizi almadan. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Bu hocalarımız da burada dursunlar. Daha törenimiz bitmedi. Acil tıp hayatınızın en önemli şeylerini içerir. Neden? Mesela orada neydi? Dekan yardımcımız. Sayın dekan yardımcısı şöyle gözlerini bir kapatabilir misin? Geçmişe git. Yapıyorum. Hipnoz yapacağım. Yok. Hayatındaki en önemli anı hatırlamaya çalış. Evet. Alalım cevabı. Çok güzel. Erkekler genel olarak baba olduğu zamanı söylerler. Ya da okulu bitirdiği zaman. Bayanlardan da oradan bir cevap geldi. Evlendiği an diye söyleyen. Erkekler pek evlendiği anı söylemedi şimdiye kadar. Ama bir tek Afşin var. Afşin nerede? Afşin'e sordum Ürdün'deyken. Sordum dedim ki hayatındaki en önemli an falan gözünü kapattı. Şöyle hocam evlendiğim an dedi, arkayı işaret etti. Baktım arkada eşi oturuyordu. Yani o sayılmaz, o cevap sayılmaz, saymadık onu. Şimdi hayatınızda çok önemli anlar olacaktır. Ama şunu unutmayın. Hayatınızda çok önemli insanlar da olacaktır. Ama şimdi size bir tablo söyleyeceğim. Şimdi siz sevgidesiniz. Kalp ritminiz bozulmuş. Ventriküler fibrilasyon dediğimiz tablo var. Titreşim anında. İşte o andan daha önemli bir an bir insan hayatında olabilir mi? Hayatınızın en önemli anı odur. Diğerleri hikaye. Oradan bir çıkarsan belki 10 defa evlenirsin. Ama çıkmazsan hiçbir şey yapamazsın. Diğer tarafa gideceksin. Öyle bir yerdesin yani. O taraf mı, bu taraf mı? Şimdi onu söyledi, o çok önemli. Yok. Hayatında orada sana müdahale edecek adam var ya, hayatındaki en önemli adamdır. Veya en önemli kadındır. Ya seni hayata bağlayacak ya öbür tarafa gönderecek bir pozisyondasın. O yüzden acil tıp böyle bir önem arz ediyor.
Acil tıbbı iyi anlamamız lazım. Acil tıpçılar, acil çalışana geçince herkesin, rektörlerin, valilerin ayağa kalkması lazım. Acil tıpçı geçiyor diye. Yayında değiliz değil mi hocam? Yok. Neyse. Yani sadece acil tıp, burada acil tıp yayında. Nereden mi? Bu arada fark etmedik. Şunu söyleyeyim, biz 2 gündür naklen yayın yapıyoruz. Bütün dünyada izlenebiliyor. Bütün dünyada izlenebiliyor internet üzerinden. Biz Atüder olarak sadece bir dernek değiliz. Büyük bir kuruluşuz. Sizinle burada bir araya gelmekte, sizinle bir araya gelmekten büyük gurur duyduk ama kendimizi tanıtarak sizi ileriye taşıyacak hamleler yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar genelde bizimle tanışanlar yükselirler. Ama bazen de düşenler oluyor. Ona bir şey diyemiyorum. En son sergi, yani birçok bürokratı ziyaret etmiştim, görev düşmüştüm. Neyse. Sonra yükselen de oldu. En sonunda ya burada slaytlar var. Slaytları bulamadın değil mi? Neyse istemiyorum. Slaytlar burada oldu. Sergen Yalçın, Ayhan Akman falan bunlara eğitim verdim. Futbolu kendim verdim. Başlarında durdum. Çok ünlü kişiler var. Tolunay, Kafkas hepsine kalp masajı öğretiyorum. Sergen bir beğendi. Hocam dedi tarzınız farklı. Şu dışarı içelim, sigara içelim şu falan. Böyle heyecanlandı. Ayhan da dedi her eve defibrilatör alalım hocam falan. Ya dedim her eve gerek yok yani bazı yerleri alırsın da. Neyse. Ondan sonra 2 gün geçti, gazetede haber okudum. Sergen'den yollar ayrıldı diye. Lan dedim yine adam o işinden oldu bizimle şey yaparken. Neyse sonra Malatya'ya geçti. Beşiktaş'a gelemedi ama Malatya'ya geldim. Şimdi arkadaşlar Atüder çok büyük bir kuruluş. Yani kongre yapıp da bu kongreyi canlı yayınlayacak Türkiye'de dernek yoktur yani. Kendi televizyonunda bunu yayınlayacak dernek yok. O yüzden biz televizyon programlarında dahi açığız. Genç arkadaşlarımız ya biz spiker olmak istiyoruz, biz sunucu olmak istiyoruz falan dedikleri zaman da onları yapıyoruz. Bakın burada göreceksiniz Acil'in Öyküsü diye kitaplarımız var. Her yıl yarışma düzenliyoruz kongrede. Herkes yazıyor, öğrenciler yazıyor, hemşireler yazıyor, hasta yakınları yazıyor. Sonra onlar ne oldu? Sonra onlar yarışma sonucunda 1., 2., 3. seçiliyor. 1., 2., 3. seçiliyor. Onlara ödül veriliyor. Sonra da bu kitaplar oluşturuluyor. Şimdi dahasını yaptık. Bu kitaplardan film çıkarttık. Kısa film. Ama öyle böyle değil. Yani düşündüğünüz böyle meşhur sanatçılarla temas halindeyiz. Mesela işte uygun isimler. Neyse söylemeyeyim şimdi. Sürpriz olsun. Tanınmış sanatçılarla böyle acille ilgili bir film çalışması yapıyoruz. Acil tıbbın önemini öncelikle siz kavrayacaksınız. Sonra insanlara kavratacaksınız. Şimdi Sayın Başhekimimiz teşrif ettiler. Şunu söyleyeyim. Acilin gelişmesinde en önemli nokta idarecilerin acilin ne olduğunu anlamasıdır. İdareciler acili anlayacak ki acil gelişsin. Bu idareciler içine başhekim giriyor, sekreterlik giriyor, müdürler giriyor, genel müdürler giriyor, bakan giriyor, başbakan giriyor. Bütün bunların insanların bunu anlaması gerekiyor. Anlamazsanız acilden kurtulan yok. Bak anlatıyorum. Kimse hiç şey yapamazsınız. Eğer biz mesela Beykoz Devlet Hastanesi kaçıncı basamak? 2. basamak. Normalde Mehmet Hocam sen Beykoz Devlet Hastanesi'ne gider misin bir hastalıkta? Yani mecbur kalmasan gitmesin. Şimdi ülkemizde çok meşhur bir hastanemiz var. Nedir? Amerikan Hastanesi. Daha çok büyük şeyimiz var. Koç Holding vesaire. Ya biliyorsunuz yani bir sürü profesyonel çalıştığı bir üniversite kimse yaklaşamaz, o kadar önemli. Yani Koç Üniversitesi'ne, tıp fakültesine girmek için Türkiye'de ilk 20'ye, ilk 50'ye girmen gerekiyor. Dünyanın hocaları orada. Ama ne oldu arkadaşlar? Mustafa Koç, Allah rahmet diliyoruz kendisine. Sevilen bir şahsiyetti. Müdahalesi Beykoz'da yapılmak zorunda kaldı. İşte acil bu. Acil herkesin birleştiği yer. Fakirin, zenginin, yaşlının, çocuğun, zencinin, beyazın, din, ırk ayrımı olmadan birleştiği yer. Hepimizin gideceği yer. 1 doğum, 2 acil, 3 morg. O yüzden doğumla morga müdahale edemiyorsak bari acilleri düzeltelim, acilleri iyileştirelim. Neyse, ben anlatacağım çok şey var, anlatmayayım.
artı değer olarak yılın 365 gününde yaklaşık 300 aktivasyon yapıyoruz. Biraz açılışta bahsettim. Bir günde farklı ülkeler dahil olmak üzere 6 aktivasyon yaptığımız bir gün var. Bir gün. Yani bir günde 6 aktivasyon. Bunu neye benzetmiştik? 6 Kasım'a benzetmiştik. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray 6 gol attığı maça benzetmiştik. Ya ben burayı bıraktığımda Siirt'te Fenerbahçeliler bendi. Şimdi biraz Galatasaraylılar da çıkmış, ben anlamadım. Biz onları da alıştıralım. Şimdi arkadaşlar, burada çok değerli bak aramızda sürpriz bir isim var. Suat Hoca, Suat Zengin, Profesör Doktor. Ayağa kalkar mısın Suat Hocam? Suat Hocam alkışlayalım. Bakın Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin başhekimi. Yıllardır başhekim ama tabii Türkiye'de en iyi idareci olan başhekimimiz, çünkü en iyi parayı veren adam. Onun için hani para sihirbazı gibi öyle diyelim. Gaziantep kalktı bu sempozyum için geldi. Bak bir günlük de olsa, 2 günlük de olsa teşekkür ediyoruz. Urfa'dan Hasan gelmişti, o gitti. Mümkün olduğunca hocalarımızı buraya taşıdık. Siirt bizim için çok özel kalmaya devam edecek. Nasıl kalmasın ki? Biz burada doğduk, burada büyüdük, burada yetiştik. Davut anlatıyor da benim hayatım bu Siirt Lisesi'yle ortaokulu arasında geçti. Koşulara Kezer'den, ben acayip koşucuydum. Koşu anlatıyorum ya. Kezer'den başlıyorduk koşulara. Saat Kulesi'nin orada bitiyordu. Yani cross dediğim asfaltta koşuyorduk. Onun için Siirt bizim için özel kalmaya devam edecek. Buradaki arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben açılış konuşmasında kongrede yaptıklarımızdan bahsetmek istiyordum, edemedim. İnternette, Atuder web sayfasında bunları görün. Ama başka şey var. Hatta o kadar video hazırlamıştım ya. Hatay'a 87 değil mi? 87'de attığımız golün videosu bile vardı yani. 4. tura çıktı. Bu Siirtspor'u da kutlayalım arada yani. 4. tura çıktı. Bak Hatay çıkınca eyvah demiştim. Ama öyle değil. Siirtspor'un başındaki kişi de benim takım arkadaşım. Yakından Ahmet değil mi? Ahmet Erdem. O teknik direktör, beraber oynadık. Çok top oynadık. Neyse. Şimdi bitiriyorum. Ben salondan çıkmak yok. Şimdi giriş yapacağız. Nereye kaçıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, öncelikle burada bize bu katkıları sunan çok değerli hocalarımızı bekletmeden onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Evet, yine bir hemşehrimizi çağırıyoruz. Davut Tekyol. Davut Bey buraya buyurun. Fevzi Bircan Özkan. Fevzi Bey alkışlarla alıyoruz. Ve burada ilk geldiğimiz günden beri yanımızdan ayrılmayan, sürekli bizimle beraber olan, çok değerli çalışmalarına bize katkı sunan 2 ismi de vermek istiyorum. Birincisi Yener Tanır, buraya alabilir. Bu arkadaşlar eyvallarını siz bildiğiniz için söylemiyorum. Eyvallarını biliyor. Benim de çok değerli. Vay hocam. Bu yani çok sempozyum yaptık ama bu kadar tezahüratı olan bir sempozyum azdı. En sonunda Erhan Özenç. Alkışlarımızla alıyoruz. Erhan Özenç.
son teşekkürü müsaadenizle kendisi bahsetti. Hep aynı yollardan yürüdük, hep beraber gittik, bütün okulları beraber okuduk. Ama bir problem vardı. Mahalle maçlarında kaptan bendim, Soner benimle kaleye geçirdim. Yenilirsek ben Soner'e biraz baskı uyguluyordum. Niye yenildik diye. Kazanınca da onu kutluyordum tabii. Soner Cander kardeşimi buraya davet ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, ilk günden beri, Siirt'e geldiği ilk günden beri yaptığı çalışmalarla Siirt'in çevresini değiştiren, bilim dünyasına tanıtan çok değerli dekanımız Profesör Doktor Vefik Arıca'ya tekrar teşekkür ediyorum. Hocam unuttum seni çağırmayı. Beraber verecektik teşekkürleri, unuttum. Burada bir sürü arkadaşımız var. Gelen herkese minnettarız, şükranlarımızı arz ediyoruz. Ama çekiliş için ben sizden rica ettim. Bakın kolay 10 ülkeden bir tane yapıyoruz çekiliş. Siirt'te 3 çekiliş verdik. Dedik ki isminizi yazdırın. Size kongre çekilişi yapacağız. Soruyorum, isim gönderen yok. 3 kişi varmış zaten, onlara vereceğiz. Kimse isim vermemiş. Nasıl çekiliş yapalım? Buradan bir şey atayım, kimin kafasına gelirse. Şunu atalım. Nasıl çekiliş yapalım? Çekiliş için bana bir yöntem söyleyin. Kimse kağıt vermemiş. Nasıl? Canım kağıt yok, bir şey yok. Biz ne yapalım? Nasıl çekiliş yapacağız? Hocam biz söyledik yazmadık. En yakın tarihte doğar mı? Öyle bir kuralımız yok. En geç. Getir listeye getir. Bu sefer gözüm kapalı gideceğim ama hangi kağıttan ne çıkarsa. Bak şimdi listeyi karıştırıyorum. Bak bir kağıt kaldı önümde. Karıştırıyorum. Siz söyleyin. Bak karıştırıyorum. Şu anda dur dediğinizde duracağım. Dur. Şimdi bir tane elimi bir tane getiriyorum. Gözüm kapalı. Burhan Can Çoban. Şimdi 3 tane söz verdim. Bakın yine çeviriyorum. Kağıtları. Burada yaptırdık ya. Çeviriyorum bak. Şansınıza. Peki durdum. Şimdi bak gözüm kapalı tamamen bitti. Ayşe Çelebi. İşlerinizi alacağız. Bekleyin. İşlerinizi alın. Son çekiliş bu, son. Yani kongre için son çekilişimiz. Dur deyince duracağım ya. Tamam, duruyorum. Bak sen alt kişi. Subay Diya. Hocam biz devam ediyoruz. Uluslararası izliyorum, inanmıyorsunuz bak. Nereden çıktı? Subay. Tamam. Hepinizi kutlarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var mı bilmiyorum. Toplu bir fotoğraf alma şansımız yok. Öyle bir şey yok. Sığmayız. Toplu fotoğraf için çok geç. Ama sertifikalarını almak isteyenler oradan alacaklar. Tekrar Vefik Hoca'ya, Sayın Müdürümüze, bütün ekibine, başekibine, özellikle acil tıp camiasının duayen ekibine, Behçet Hoca'ya, Zeynep Hoca'ya, bütün yönetim kuruluna, Mehmet Hoca'ya hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bazen batın, boyun, ekstremite ağrıları eşlik edilmektedir, sırt ağrısı. Fizik boyuna baktığımız zaman ilk başta hayatı tehdit edebilecek olan yaralanmaları tespit etmek lazım. Göğüs duvarına kontüzyon, abrazyon, vasküler yaralanma ve diğer travma izleri için bakılır.
Paradoksal solunum yelken göğüs, intratorasik kanama ve açık göğüs yaralanması açısından hasta muayene edilir. Fizik muayene bulguları torasik yaralamayı belirlemede veya dışlamada yeterince duyarlı değildir. Mesela oskültasyon bile %50, pneumotoras saptamada %50 duyarlıdır. Bunun için hasta değerlendirirken hastanın semptomları, vital bulguları ve fizik muayene bulgularıyla beraber değerlendirmek gerekir. Toraks taramasının potansiyel fizyolojik sonuçlarına baktığımız zaman hipoksi, hiperkarbi ve asidoz. Bunlar birbiriyle ilişkilidir. Asidoz aynı zamanda travmalardaki ölümcül triyadın, yani hipotermi, koagulopati diğer iki parametresi. Onlardan üçüncüsünü oluşturuyor. Kontüzyon, hematom, alveolar kolaps ve intratorasik basıncı değiştiren tansiyon pneumotoraks, açık pneumotoraks, hipoksi ve metabolik asidoza neden olur. Respiratör asidoz ve yetersiz ventilasyona intratorasik basınç değişimi ve bilinç bulanıklığı eşlik edebilir. Hastanın primer vakasında ilk dikkat etmemiz gereken hızla öldürebilen 7 ölümcül toraks tarama çeşidi vardır. Hava yolu problemleri, hava yolu obstrüksiyonu, trakeobronşal ağaç yarılması, A'yı oluşturuyor bu. B. Solunum problemleri, tansiyon, pneumotoraks, açık pneumotoraks, masif pneumotoraks. C. Dolaşım problemleri, kardiyak tamponat, masif hemotoraks ve travmatik dolaşım arresti oluşturmaktadır. Masif hemotoraks hem solunum problemi hem dolaşım problemi birinde bağımsız olarak yapabilmektedir. Sekonder vaka ise potansiyel olarak hayat tehlike oluşturan durumlar için kullanılır. Bunlar değerlendirilirken radyolojik görüntüleme, EKG, laboratuvar bulguları gibi yardımcı çalışmalar kullanılır. Bunlar basit pneumotoraks, hemotoraks, yelken göğüs, pulmoner kontüzyon, kardiyak yaralanma, travmatik aort diseksiyonu, travmatik diyaframa yaralanması ve özofagus perforasyonudur. Diğer toraks yaralanmaları ise bunlar çok mortal seyretmekle beraber morbidite etkileri vardır. İkinci vaka sırasında travma ekibince değerlendirilir. Subkutan emfizem, crash yaralanması, travmatik asfiksi, kod sternum ve skapula kırıklarına bakılır. Şimdi ilk olarak havayolu obstrüksiyonu. Havayolu tıkanması, havayolundaki şişlik, aspire edilen kanama veya kusmuktan kaynaklanabilir ve bunlar gaz değişimini engeller. Birçok yaralanma mekanizması bu tür problemlere yol açabilir. Birincil vaka sırasında interkostal ve supraklaviküler gaz retraksiyonları gibi hava açlığının kanatları aranır. Orofaringste yabancı cisim varsa çıkarılır, o açıdan bakılır. Hastanın burun, ağız ve akciğer alanlarındaki hava hareketi dinlenir. Eğer hasta konuşabiliyorsa kısmi üst hava yolu kanatlı bulgu sonrası koridora bakılır. Ön boyun üzerinde kavitasyon var mı ona bakılır. Hastada siyanoz gelişmiş olabilir. Ajitasyon uyku hali eşlik edebilir. Tedavide öncelikli olarak oksijen, yüksek akımlı oksijen verilir. Hava yolu açma manevraları öğleden önce Mehmet Hoca anlatmıştı. Eğer hastada servikal travma varsa çene öne eğitme manevrası, servikal travma yoksa baş geriye çene yukarı manevrası yapılır. Aspirasyon, hastada orofarenks bölgesinde kanam veya başka bir yabancı cisim varsa aspirasyon yapılır. Hasta airway takılır. İnvazif hava yolu yönetimi için endotrakeal intübasyon, iğne veya cerrahi kırıklıktomi açısından hasta değerlendirilir. Sternoklaviküler eklem palpe edilir. Eğer bir kırık veya posterior disipasyon varsa bu tıkanıklığı daha da artıracağı için buna müdahale edilir. Trakeobronşal yaralama, trakea bronştaki major laserasyonlardan kaynaklanır. Hastada tipik olarak hemoptizi, subkutanöz emfizem, tansiyon pneumotoraks ve siyanoz eşlik edebilir. Yüksek mortaliteli seriler nasıl peki tanıyacağız? Toraks tüpündeki geniş hava sızıntısıyla tanınır. Sıklıkla ikinci toraks tüpüne rağmen hava kaçağı düzelmez ve akciğer ekspansı olmaz. Tedavide ikinci göğüs tüpü, bronkoskopi yapılır, torakotomi ve cerrahi tamir gerekir.
Tansiyon pneumotoraks hastada göğüs ağrısı, hava açlığı, takimle taşikardi, hipotansiyon ve respiratör distres vardır. Eğer hastanın trakeası karşı tarafa dibe ise, yaralanan tarafta solunum sesleri yoksa ve jugüler venöz durgunluk varsa bu üç kriter bizi tansiyon pneumotoraksı düşündürür. Aynı zamanda solunumdan bağımsız bir hemotoraks elevasyonu vardır. Hasta nefes alıp vermesine rağmen bu tansiyon pneumotoraks olan tarafta göğüs hareketlerin nefesle beraber hareket etmez. Siyanoz olabilir ama bu geç bulgudur. Eğer elimizin altında ultrason varsa FES'le bunun tanısını koyabiliriz. Yani hastanın trakeası karşı tarafa deviye, tek taraflı solunum sesinde azalma ve jugüler venöz dolgunluk varsa ultrasonla da bunu teyit edebiliriz yani. Şimdi burada bir tansiyon pneumotoraks sol tarafta var. Akciğer dokusu kollabe olmuş, trakea sola deviye olmuş. Tedavide tanı koymak için akciğer grafisi beklenmemeli. Hemen ikinci interkostal aralık midklavikular hattan kosta üzerinden 14-18'lik intraketle acil dekompresyon uygulanır ve basınç altındaki havanın çıkışı sağlanarak tansiyon azaltılır. Sonrasında tüp torakostomi ile su altı drenajı uygulanmalıdır. Sabah yine değinilmişti buna. Son kanatlar 5. interkostal aralık boşlukta midaksiller hattın biraz önden müdahaleyi destekliyor. Ama özellikle çocuklarda ikinci interkostal aralık hali önerilmektedir. Burada kateteri görüyoruz. İğne ile beraber ikinci interkostal aralık veya 5. interkostal aralıktan itilir. Plevra boşluğa geldikten sonra iğne kısmı çekilir. Kateter burada bırakılır ve buradaki hava boşaltılmış olur, basınç azaltılmış olur. Peki hastaya kateter takamadık veya hastanın göğüs duvarı kalın ya da başka komplikasyonlar gelişti. Alternatif olarak parmakla torakotomi öneriliyor. Açık pneumotoraks, toraks duvarındaki açıklık eğer trakea çarpılmış değil ikisinden büyükse trakeadan hava geçişi azalacağından hayati tehlike oluşturabilir. Klinik bulgular hastada ağrı, nefes darlığı, etkilenen bölgede solunum seslerinde azalma ve yaralanan tarafta göğüs hareketiyle beraber gürültülü ses gelmesiyle tanımlanır. Klinik bulgu verir. Peki buna ne yapmak lazım? Çok hızlı bir şekilde vazelinli gazlı bir bezi deriyi üç tarafından bantlayarak ventile edilen havanın dışarı çıkmasına izin verilir. Bir tarafı boş bırakılır. Eğer 4 tarafı bantlanırsa hastada tansiyon pneumotoraks gelişebilir. Kesin tedavi cerrahi debritman ve toraks duvarındaki defektin kapatılarak tüp torakostomi uygulanmasıdır. Şurada görüyoruz tek tarafı açık bırakılmış, üç tarafı kapatılmış. Bu şekilde tek yönlü valv görevi görecek. Masif hemotoraks, plevral boşlukta 1,5 litreden fazla kanın hızlıca birikmesi ve hastanın göğüs boşluğunun 1/3'ünden veya daha fazlasından kanla dolması. Bulgular şok, boyun venlerinin düzleşmesi, yaralanma bölgesinde azalmış solunum sesleri, yaralanma bölgesinde perküsyonla matite saptanır. Bu hastaya çok hızlı bir şekilde geniş damar yolu açılır. Eş zamanlı olarak sıvı kan replasmanı yapılırken göğüs boşluğu ve dekompresyon yapılır. Cross ihmal veya mümkünse grup spesifik kan başlanır. Burada bir ototransfüzyondan bahsediyor ama bu acilde bunu yapmak çok mümkün bilmiyorum. Yani hastaya taktığımız tüpten gelen kanı tekrar hastaya vermek şeklinde söyleyebiliriz. Hastaya göğüs tüpü 28-32 freşli göğüs tüpü yerleştirilir. Göğüs tüpü de genellikle ön midaksiller 5. interkostal aralıkta uygulanır ve göğüs dekompresyonu tamamlanana kadar sıvı restorasyon yapılmaya devam edilir. Pardon.
ultrason görüntüsü var da tam açamadım onu. Hemotoraksta torakotomi indikasyonları başlangıçta 1,5 litre veya daha fazla kanın hemen gelmesi genellikle acil torakotomi ihtiyacını gösterir. Veya saatlik 300 cc olacak şekilde 3-4 saatte devamlı kan gelmesi, uygun seviye ölmesine rağmen dirençli hipotansiyon, akciğerde reakspansiyon kaybı, tüp torakotomiye rağmen röntgende artan bir hemotoraks varsa acil torakotomi indikasyonları oluşturmaktadır bunlar. Şimdi burada tansiyon pneumotoraksla masif hemotoraks arasındaki farklara bahsediyor. Tansiyon pneumotoraksta solunum sesleri yoktur veya azalmıştır. Masif hemotoraksta solunum sesleri azalmıştır. Tansiyon pneumotoraksta perküsyonla hipersonalite varken masif hemotoraksta matite saptanır. Tansiyon pneumotoraksta trakea karşı tarafa devi olmuşken masif hemotoraksta trakea orta hattadır. Boyun venöz dolgunluğu tansiyon pneumotoraksta artarken masif hemotoraksta jugüler venöz dolgunluk yok. Tam tersi venler kollabe olmuştur. Göğüs hareketleriyle masif hemotoraks olan tarafta bu tarafın akciğer göğüs hareketleri normal solunumla eş zamanlı hareket ederken tansiyon pneumotoraks olan tarafta göğüs immobildir ve diğer tarafa göre daha şiş görülmektedir. C'ye geldiğimiz zaman dolaşım problemleri. İlki kardiyak tamponat, perikardiye alanında biriken sıvının kalbi komprese etmesi sonucu gelişir. Bakteriyadi ile tanınır. Hastada hipotansiyon, jugüler venöz dolgunluk ve kalp sesleri derinden gelmesiyle tanınır. Eğer travmalı bir hasta varsa ve jugüler venöz dolgunlukla beraber şok varsa tansiyon pneumotoraks ve kardiyak tamponat aklına gelmelidir. Hastaya hızlı bir şekilde damar açılıp IV sıvı başlanır. Santral venöz basınç 18-20 cm soluna kadar sıvı verilir. Yine perikardiyosentez lokal anestezi altında subfizial bölgeden yapılır. Bunun şöyle bir komplikasyonu var. Ventriküler duvarları veya koroner arterleri yaralama riski var. Kesin tedavi torakotomi ve kardiyak yaralanmanın tamiridir. Tüm travmalarda olduğu gibi tecrübeli ellerde FEST ile %90-95 oranında perikardiya sıvı tespit edilebilir. Yine diğer travma hastalarında olduğu gibi burada da kontrol FEST önerilmektedir. Yani çünkü çok hızlı bir şekilde perikardiya alanına sıvı azken bir anda artabilir. Burada perikardiya alanında biriken sıvı görüyoruz. Sağ atrium, sağ ventrikül kollabe olmuştur. Travmatik dolaşım arresti, bilinci kapalı ve nabzı olmayan travma hastaları, nabzsız elektriksel aktivitesi olanlar, ventriküler fibrilasyon ve asitoli olan hastalar dolaşım arrestinde kabul edilir. Yalnız hastadan nabız alamadığımız zaman bu ciddi hipovoleme de bağlı olabilir. Dikkat etmek lazım. Nedenlerine baktığımız zaman ciddi hipoksi, derin hipovolemi, tansiyon pneumotoraks, kardiyak tamponat, kardiyak herniyasyon, ciddi miyokardiyal kontüzyon. Hasta hızlı bir şekilde entübe edilir, %100 oksijen verilir. Normal diğer arrestlerde olduğu gibi hastaya adrenalin başlanır ve hızlı sıvı restorasyon yapılır. Hastada potansiyel tansiyon pneumotoraksı hafifletmek için tüp torakostomi veya parmak ile dekompresyon yapılır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar normal kapalı sikleyerle beklenen yaşam %1.9 iken resitatif torakotomi ile bunun %10 olduğu gösterilmiştir. Yani yaklaşık 5 katlık bir artış var. Ama acilde resitatif torakotomi için biraz tecrübe gerekiyor, zor bir işlem. Sekonder vakaya baktığımız zaman bunlar direkt ölümcül olmayan ama potansiyel olarak ölüme neden olabilen yaralanmalar. Basit pneumotoraks, hemotoraks, biraz önce bahsetmiştim bunlardan. İşte tek tek bakalım. Pneumotoraks, önemli göğüs travmalarının yaklaşık %20'sinde pneumotoraks bulunur. Eğer hastada kardiyak bir öykü yoksa pneumotoraks %40'ı geçmedikçe genelde semptom vermez. Entübasyona pozitif basınçlı ventilasyon küçük gizli bir pneumotoraksı tansiyon pneumotoraksa dönüştürebilir. Bu açıdan dikkatli olmak lazım.
Hafif bir aroması olan hastalarda pneumotoraks riski her zaman akılda tutulması gerekir. Görüntüleme için acil serviste röntgenin sık, akciğer grafisinin sık kullanılan yöntem olmasına rağmen %17 ile 80 oranında atlanabiliyor. Ultrason ventilatör fazında pleural tabakaların hareketsizliği pneumotoraks belirtisidir. Ultrason röntgenden daha sensitif ve hızlı tanı sağlar. Eğer resütasyon odamızda ultrason cihazımız varsa röntgeni beklemeden çok hızlı tanı koyabiliriz. Tomografi ise en iyi tanı aracıdır. Ultrasonla pneumotoraks, hemotoraks ve perikardiyal tamponat tanısı çok hızlı bir şekilde konmaktadır. Tecrübeli ellerde ultrason duyarlı %92 iken spesifitesi yaklaşık %100'dür. Tanısal performans dediğimiz klinik muayene ve akciğer grafisi birlikteliğini ultrason her ikisinin birlikteliğinden daha faydalıdır. Gizli pneumotoraksı belirlemede ultrason neredeyse tomografi kadar duyarlıdır. Hemotoraks doğrudan akciğer hasarından kanama hemotoraksın en sık nedenidir. Interkostal ve internal mamariyal arterlerinde ve pulmoner damarlara verilen hasar daha ciddi kanamalar neden olur. Ve neredeyse her zaman invazif tedavi gerektirir. Komplikasyonu önlemek için çok hızlı bir şekilde yaklaşık 300 ile 500 mililitre kan boşaltılır. Ultrason kritik hasarlarda hemotoraksı belirlemede kullanılır. Tomografi yine en yüksek duyarlılığa sahiptir. Şimdi burada akciğer grafisi de sol tarafta belli belirsiz, yani şu sinüs kült diyebilirim, belli belirsiz bir sıvı var. Ama tomografide daha belirgin bir sıvı var. Yılmaz hocam toparlarsanız. Tamam hocam. Yelken göğüs 3 veya daha fazla bitişik kaburgadaki segmental kırıklar ya da 2 veya daha fazla yerden kırılmış 2 veya daha fazla bitişik kaburga genelde anterior ve lateralde olur. Sıklıkla dengesiz bir göğüs duvarıyla sonuçlanır. İlgili göğüs duvarının paradoksal solunumuyla karakterizedir. Hipoksemi, azalmış ventilasyon, artmış solunum yükü aniden solunumsal arreste neden olabilir. Burada da fail chest görülmektedir. Hastada eğer şok, ciddi kafa travması, komorbid pulmoner hastalık, 8 veya daha fazla kot fraktürü, 65 yaşından büyük olma ve oksijene rağmen parsiyel oksijen başlangıcı 80 altındaysa bu hastalara erken entübasyon ve ventilatör desteği mortaliteyi azaltmaktadır. Pulmoner kontüzyon, pulmoner laserasyon olmadan hemorajik ödemle sonuçlanan akciğere doğrudan hasar olarak tanımlanır. Ciddi bir morbidite ve mortalite kaynağıdır. Tomografi en iyi görüntüleme yöntemidir. Gün travma sonrası 6 saat içinde akciğer görüntülemesinde akciğer oposifasyon bölgesi varsa bu pulmoner kontüzyon lehine yorumlanır. Nedenleri direkt parenkimel hasar veya bizim verdiğimiz sıvıya bağlı, kan veya sıvıya bağlı tedavide uygun ventilasyon ve ağrı kontrolü yapılır. Kardiyak yaralanma EKG'de ventriküler veya atrial ekstrasystoller, ters T dalgası, ST elevasyonuna AF veya dal bloğu olabilir. EKO'da duvar hareket anomalisi perikardiyal sıvı olabilir. Kardiyak enzimler artmış olabilir. Miyokard infarktüsüne göre prognozu daha iyidir. Tedavide hasta monitörize edilir. Aritmi gelişirse lidokain verilir. Mayor duvar anomalisi varsa eko ile takip edilir. Prognozu genelde iyidir. Diğer kardiyak yaralanmalar ise sıklıkla ani ölümcüldür. Travmatik aort diseksiyonu motorlu taşıt kazaları ve yüksekten düşmeye bağlı ölümler mayor sebepleridir. Akciğer bulguları ve diğer bulgular normal travmatik olmayan aort diseksiyonuna benzemektedir. Tedavisinde dikkat etmemiz gereken gereğinden fazla sıvı restorasyon yapılmaması ve hipertansiyondan kaçınmak. Hipertansiyon çünkü rüptürü daha da artıracaktır. Fazla sıvıysa koagülopati artıracaktır. Çok hızlı bir şekilde cerrahiye alınması gerekiyor. Travmatik diyafram yaralanması abdominal organlar torakstadır. Organların strangülasyon riski vardır. Akciğere bası yaparak solunum sıkıntısına neden olur. Tanı tomografiyle konur. Tedavi cerrahidir. Özefagus hasarı genelde penetran yaralanmalara
bağlı gelişir. Daha az olarak künt travmaları bağlı gelişir. Iatrojenik olarak da gelişebilir. Erken tanı ve tedavi mortalite morbiditeyi azaltacaktır. Tanı için özofagogram ve fleksibil özofagoskopi kullanılır. Travma için tüp trakotomi endikasyonları. Mutlak endikasyonlar tansiyon pneumotoraks, masif hemotoraks, trakobriyonşel arasirasyon şüphesi, özofagus rüptür şüphesi, küçük pneumotoraksla birlikte entübasyon ve genel anestezi ihtiyacı. Bunlar mutlaka tüp trakostomi yapmamız lazım. Her zaman indike olmayanlar %15, %5, onun altındaki basit pneumotoraks, küçük hemotoraks ve fail chest. Acil serviste, bu son slaydım, acil serviste acil torakotomi indikasyonları. Hızlıca acil servise transporte yapılmış bazı yaşam belirtileri olan agonal solunum gibi penetre toraks travmalı bir hasta varsa veya penetre toraks travmalı hasta acil geldikten sonra arrest olmuşsa, yelken göğüs veya major toraks duvar anormalliği veya ileri gebelik varlığında hastaya CPR gerekiyorsa, kontrol edilemeyen intraabdominal kanama diyafram seviyesinde aortik klempi gerektirir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Soruda katkısı olan buyurun. Merhaba. Şimdi bizim en çok karşılaştığımız basit pneumotoraks. Burada biz arkadaşlara hani bütün belirti bulguları hani konuşuyoruz. İşte trakeen devasyon olsun, oksijen azlığı olsun, ondan sonra solunum sıkıntısı, bir tarafın havaların oskütasyonla dinleyin diyoruz. Ondan sonra palperin hiperrezonans olup olmaması. Bütün belirti bulguların hepsini anlatıyoruz. Basit pneumotoraks tanısını koyduğunuz gibi iğne dekompresyonu yapmanız gerekiyor diyoruz. Bu sefer şöyle bir sorunla karşılaşıyor arkadaşlar. Hem bir özgüven eksikliği var bizim hastanın öncesinde. Bu belirti bulguları ben anlattım, baktım hastaya. Baktığımız zaman bunlar yeterli gelir mi? Bir tomografi, bir röntgen ihtiyacı olmadan ben iğne dekompresyonu yapsam hastaya bir zarar verir miyim, vermez miyim? Bir özgüven eksikliği zaten var bizim personellerimizde ve arkadaşlarımız hastane öncesi. Eğer yoksa ben yaparsam bir zarar verir miyim hastaya? Ve benim görev yetkilerim arasında var mı yok mu? O da bir muallak. Kitaplarımıza geçiyor ama biz eğer basit pneumotoraks tanısını hakikaten koyabilirseniz ben diyorum, vicdanınız rahat olsun, yapabilirsiniz. Siz herhalde tansiyon pneumotoraks kastediyorsunuz. Basit değil mi? Basit pneumotoraksa yine dekompresyonu. Bizim en çok yapmamız Basitte gerekmiyor. Tansiyon pneumotoraks varsa, eğer trakea debi olmuşsa o zaman gerekiyor. Yani hayat kurtarır. Yani basitte %40'a kadar hatta hasta tolere edebiliyor. Şikayet bile, yani nefes darlığı bile olmayabilir yani hastada. Yani siz eğer hastada tansiyon pneumotoraks... Özür dilerim. Pardon hocam, araya girebilir miyim? Estağfurullah. İsminiz neydi? Kadir hocam, şimdi sizin bahsettiğiniz basit pneumotoraksta siz müdahale ederseniz iğneyle veya hastaya zarar verirsiniz. Basit pneumotoraksta sizin dokunmanıza gerek yok. Yine tansiyon pneumotoraksta da yani biz Davut Bey ile konuştuk. 10 yıldır hemen hemen pek tansiyon pneumotoraks görmüyoruz. O yüzden sizin sahadakilerin yani 112'dekilerin işte iğne torakotomi veyahut da işte tüp torakostomiye girişmesi hastaya zarar verir. Lütfen yapmayın. Olur mu? Hayır. Ve yani yapmamanız daha iyidir. Yani bu yok, mesafeniz uzun dahi olsa tansiyon pneumotoraks dışında sizin müdahale etmeniz hem sizi anlamda, idari anlamda hem kanunen hem vicdanen hem tıbben yanlış konuma düşürür. Hayır, hayır kesinlikle yani tansiyon pneumotoraks dışında görüntülemesiz hiçbir müdahale önerilmiyor. Tamam? Bir şeyler eklemek istiyorum. Arkadaşlar tansiyon pneumotoraksın öncelikle ondan şüphelenmeniz gerekiyor. Yani göğüs travmalı hastalarda, özellikle künt göğüs travmalı hastalarda
tansiyon pneumotoraksı biz de göremiyoruz. Çünkü bu hastalar genellikle olay yerinde ölüyor. Ama şöyle bir şey olur. Olayın mekanizmasını bilirsiniz. Çok şiddetli bir göğüs travması olduğuna emin olursunuz. Hastanın dinleme bulguları, çok iyi bir fizik muayene yaparsınız ve hastanın vital bulguları dediğimiz tansiyonu çok düşer, nefes alamaz ve hasta ölmek üzere ise 5. yani meme hizasından, mid aksiller hattan bulabildiğiniz en büyük damar yolunu, kateterini koyup oradaki havanın tahliyesini sağlamanız gerekiyor. Bu biraz travma cerrahisi, yani olayın mekanizmasını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ama onun dışında şu an bir ilçede bile devlet hastanesine tomografiye ulaşım en fazla bir ambulans yarım saatten daha uzun bir sürede gitmiyordur. Hastanın genel durumu iyiyse, çünkü tek bir akciğer bile hastaya yetebiliyor. Mesela akciğer kanseri hastalarında bazen bir lobun tamamı alınıyor ama hasta yine yaşıyor. Tansiyon pneumotoraksiste sorun tek bir akciğerin olmaması değil. Akciğer ve aortun, yani büyük damarların tamamen diğer tarafa doğru kayıp dolaşımın bozulması demektir. Onun için çok yapmamanızda, hastanın genel durumu ise hastaneye güzel bir şekilde transfer etmeniz yeterli olur. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim hocam size. Yani ben de benzer şey düşünüyorum da 112'den kastınız sizin 112'deki herkes mi yoksa doktor ekibi mi? Ben onu tam anlamadım. Yapmayın. Hocam hekimse belki yapabiliriz onu da yani hekimse yapar belki yani. Şöyle hasta ölüyorsa ve tansiyon pneumotoraks olduğunu düşünüyorsanız yapabilir, yapın ama hastanın genel durumu iyiyse ben yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani hastanın biraz nefes darlığı ve göğüs ağrısı varsa, satürasyonları 90 civarındaysa, şuuru açıksa ve travma mekanizması olarak tansiyon pneumotorakstan da şüphelenmeniz gerekiyor. Yani bir hekim olarak ben daha görmedim. Ama aklıma gelirse yaparım. Siz de yapın ama tansiyon pneumotoraks olduğunu düşünüyorsanız yapın. Basit pneumotoraks diyorsun. Basit pneumotoraks da yapmayın. Basit pneumotoraks da yapılmaz. Bazılarına tüp de takılmaz arkadaşlar. Tamam, basit pneumotoraksa yapmayın. Evet. Mustafa Hocam, başka sorusu olan yoksa süremiz çok daraldı. Yılmaz Hocam teşekkür ederiz. Üçüncü konuşmacı olarak Doktor Mustafa Boğan, pelvik travmaları anlatmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Yorucu bir gün ardından pelvik travmaları konuşacağız. Çok uzun bir sunum olmayacak. İsmim Mustafa Boğan. Gaziantep'te Şehit Canlı Hastanesi'nde çalışıyorum. 2. basamak bir hastane, çalıştığım hastane. Kısaca bir sunum planından bahsedecek olursak, böyle basit bir sunum planımız olacak. Pelvisin genel anatomisine bakacak olursak, pelvis halkasal bir yapıya sahip olan, embriyonik olarak 3 tane kemik, ischium, ilium ve pubis'in birleşimiyle oluşan ve bir sakrumun arka tarafta eklemlendiği halkasal bir kompakt kemik yapıdır. Hem intraperitoneal hem de retroperitoneal yapıların inferior kısımlarını barındırır. Bunlar iç genitaller, mesane, üreter. Özellikle pelvisin arka tarafına, pelvisin arka duvarını oluşturan sakrum ve sakroiliac eklem koşunda presekral venler, ven plexusları mevcuttur. Zengin bir raşiye sahiptir. Vücudun postürünü sağlar. Siz ayakta yürürken sizin bedeninizin düz bir hatta durmasını sağlar. Üreme sisteminde ürologlar defekasyon gibi
fonksiyonlara görev alır. Aynı zamanda hematopoietik sistem yani kan yapımının önemli bir elemanıdır pelvis. Pelvik fraktürler özellikle multitravmalı hastaların yaklaşık yarısında, pardon 1/4'inde görülür. Mortalite ile ilişkili multitravmaların da yaklaşık yarısında pelvik kırıklardan bahsedebiliriz. Multitravmalı hastalarda mortaliteyi etkileyen yaklaşık multitravmalı hastaların pelvik travma hastaların yarısı mortal seyreder. Pelvik fraktürler neden korkarız pelvik fraktürlerden? Çünkü birincisi ciddi transfüzyon gerektiren kanama neden olur. Özellikle sakrum ve sakroiliak eklem koşudaki presekral venlerden bahsetmiştik. Yine spongiyoz kemikten ciddi kanama olur ve arterlerden kanama olur. Kanamaların %60'ı pelvik kırıklarda kanamaların %60'ı venlerden oluşur. %25 kadarı spongiyoz kemikten, %5-15'lik bir kısmı da arterlerden oluşur. Aynı zamanda intraabdominal yaralanmalar, mesane ve üret yaralanmaları, nörolojik defisit, özellikle yine sakrum ve sakroiliak eklem komşuluğunda etkileyen kırıklarda görülür. Karaciğer rüptür ve diğer intraabdominal organ yaralanmayla ilişkilidir. Hangi mekanizmalarla pelvik fraktürler görülür? İşte yüksekten düşmeler, motorlu araç kazaları, spor yaralanmaları ve crash yaralama yani ezilme tarzı yaralanmalarda pelvik fraktürler görebiliyoruz. Pelvik kırıklar iki çeşitle sınıflandırılır. Birincisi posterior sakroiliak eklem kompleksinin stabilitesine göre yani demin pelvik anatomiden bahsetmiştik. Şu kısmın stabil olup olmamasına göre, bütünlüğünü koruyup korumamasına göre tile sınıflaması var. Burada işte stabil olan kırıklar var. Bunlar izole iliak kanat kırıklar. Yani şu şekilde sadece iliak kanadın kırıldığı kırıklar veya sadece şu şekilde iskiadik kolun kırıldığı kırıklar. Bunlar stabil kırıklardır. Yine non-deplase olup da pelvik halkayı ilgilendiren, şu pelvik halkayı ilgilendiren kırıklar da stabil kırıklar olarak sınıflandırılır. Yine daha ciddi yaralanmaları içeren unstable kırıklardan bahsedeceğiz. Bunlar tip B olarak adlandırdığımız pelvik halkanın bozulduğu, şu simfisis pubis'in açıldığı, 2 santim üzerine çıktığı, sakroiliak eklemin yaralandığı, sakroiliak eklemin ayrıştığı kırıklardır. Şekilde görüldüğü gibi halkanın ön kısmının bozulduğu veya bu şekilde her iki kısmının hem arka hem de ön kısmının bozulduğu kırıklar unstable kırıklardır. Bunlar bizim mortaliteyi oluşturan, mortalite nedeni olan önemli kırıklar. Bu B ve C tipi kırıklardır. Yine Young-Borner sınıflaması var. Bunlar da travmanın yönüne göre, yani kişinin travma aldığı yöne göre sınıflandırırız. Bunlar en çok gördüğümüz kırıklar lateral dekompresyon kırıkları. Yani pelvisin yandan, pelvisin şu şekilde yandan travma alması neticesinde oluşan kırıklardır. Bunlar en çok işte yayalarda, işte motorlu araç kazalarında veya işte yayalara arabaların çarpması şeklinde oluşan kırıklardır. Yine bunlar en sık gördüğümüz kırık tipidir. Pelvik halka genelde zarar görmemiştir. Sıklıkla bu hastalar stabillerdir. Ancak mesane yaralanması olabileceği akla tutulmalıdır. Yine AP kompresyon kırıkları bu travma yönünün AP yani önden arkaya doğru olduğu kırıklardır. Genellikle anstabildir ve retroperitoneal hemoroji ile ilişkilidir. Şu şekilde size göstereyim bir görüntüsünü. Şu şekilde pelvik halkanın bozulduğu, simfisis pubis'in açıldığı, ayrıştığı, sakroiliak eklemin ayrıştığı kırık tipleridir. Bunlar genelde anstabildir. Mesane ve üret yaralamayla, intraabdominal organ yaralanmalarıyla ilişkilidir. Vertikal fraktürler var. Bunlar vertikal fraktürler daha çok yüksekten topuk üzeri düşmeyle oluşur. Burada bu kırıklar yine unstable kırıklardır. Pelvik volüm artmıştır. Travma yönü topuktan yukarı doğrudur. Mortalitesi yüksek kırıklardır. Bunlar da şu şekilde travma yönünün aşağıdan yukarıya doğru olduğu, pelvik halkanın bozulduğu ve şu şekilde iliak kanadın yukarı doğru çıktığı şu şekilde bir kırıktan bahsediyoruz. Normalde pelvik halka böyle kompakt bir yapıyken burada vertikal şiirde halkanı bozulup yukarıya doğru yer değiştirdiğini görüyoruz. Özellikle pelvik kırıklarda pelvis güçlü kasların yapıştığı ve vücut postürünün koruduğu bir kemik yapı olduğu için pelvik kırıklarda genelde
kırılan ve ayrışan kemik parçası tutunduğu kasa doğru çekilir ve pelvik volümde artış olur. Bu pelvik volümde artış tabii kanamaların daha yüksek volümde kan kaybına yol açmasına neden olur. Peki pelvik travmada pelvik kırıklara ne zaman şüpheleneceğiz? Özellikle pelvik bölgede hassasiyet olduğunda. Ancak şu önemli, özellikle anstabil kırıklarda muayene ederken bile hastanın kanamasını arttırabiliriz. Onun için hastayı çok sarsmadan muayene etmemiz lazım. Genelde her iki iliak kanattan şu şekilde kompresyon yaparak hastaları muayene ederiz. Ancak aşırı sert muayene ettiğimizde, çok sarstığımızda biz de kendimiz kanamaları artırabiliriz veya oluşan pıhtıyı kopartıp tekrar kanamayı oluşturabiliriz. Yine perine ve pelvik bölgede ekimoz, hematom, laserasyon olması bize pelvik fraktürlerden şüphelendirir. Üretra, vajen, rektumden kan gelmesi, idrar yapamama, suprapubik ağrı veya penantal yaralar pelvik kırıklardan şüphelendirmede. Şunu unutmayalım, özellikle çok konuşulur. İşte pelvik travma hastalarında acil servise getirdiğimizde hastayı restorasyon odasına aldığımızda hastanın damarıyla aşıldıktan, işte sıvı restorasyona başlandıktan sonra, işte kan aldıktan sonra sonda takma işlemi gündeme gelir. Sonda takma işlemini eğer hastada idrar yapamama, suprapubik ağrı veya işte pubis üzerinde hassasiyeti varsa veya ekstrem ya da kan geliyorsa direkt sonda takma işlemi yapmakta fayda var görüntüleme yapmadan. Öte yandan hasta bu bulgular yoksa rutin olarak görüntüleme önerilmiyor. Onu da söylemekte fayda var. Yine alt ekstremite postürü asimetrikse biz pelvik kırıklarından şüpheleniriz. Özellikle pelvik kırıklarda dediğim gibi pelvise yaklaşan kasların kırık olan parçayı çekmesi nedeniyle bir dış rotasyon ve asimetri görülür. Tabii pelvik kırıklar her zaman için sağlık çalışanları yani pelvik kırıkları her zaman için ilk önce sağlık çalışanı görmüyor. Halktan kurtarıcılar görüyor. Gündüz Başar Hoca da anlatmıştı. Halktan kurtarıcının öneminden bahsetmişti. Travmada da aslında halktan kurtarıcı önemli rol oynuyor. Travmada pelvik multitravması olan veya pelvik travması olan bir hastada halktan kurtarıcılar ne yapabilir? Yani cep telefonu alıp olayı kamerayla alabilir veya acil can sistemini alert edebilir. Karga tulumba hastayı taşıyabilir veya hastanın immobilizasyonunu sağlayabilir. Yani hastanın immobilize edilip acil can sistemi harekete geçirilebilir. Aktif kanaması olan bir hasta yine telefon kamerasıyla kayda alınıp sosyal medyaya yayın edebilir veya kanama odağına doğru baskı yapılabilir. Biz daha çok ikincileri tercih ediyoruz. Yani halktan kurtarıcının acil can sistemini alert etmesini, hastayı immobilize etmesini, karga tulumba taşımaktan ziyade immobilize etmesini, eğer ekstra bir kanama varsa kanama odağına baskı yapmasını isteriz. Olay yerindeki müdahale, yani sağlık ekipleri ne yapar? Sağlık ekipleri önce hasta yaşıyor mu diye bakar, ABC'sine bakar, işte hava yolu solunumuna dolaşına bakar. Daha sonra damar yolu açar, sıvı desteği, eğer hasta hipotansifse, taşikardikse, terlemesi varsa sıvı desteği, maksimum 1-2 litre olacak şekilde sıvı desteği verir. Eğer elinde imkanı varsa analjezi verir ve hasta immobilize eder. En önemli şey aslında bu hasta için immobilizasyondur pelvik travma hastalarda. Vertebral pelvik immobilizasyon. Peki pelvik immobilizasyonu ne yapıyoruz? Vertebral immobilizasyonunu işte boynluk takarak, travma tahtasını alarak sağlarken pelvik immobilizasyonu da pelvik kemerlerle sağlıyoruz. İşte bu tip kemerler var. Hamstring, tripod veya işte orada bulduğumuz herhangi bir bezede trakontör majörlerin etrafından geçecek şekilde, birazdan göstereceğim şekilde pelvisi immobilize edebiliriz. Peki immobilizasyon bize ne fayda sağlıyor? Bir defa pelvik volüm azalıyor. Yani pelvis kanama miktarına, kanayacak potansiyel kan miktarını azaltıyorsunuz. Hareket azlığı olduğundan dolayı hastanın ağrısı azalıyor. Bir de oluşmuş pıhtı ki genelde venlerden %60'lık venlerden kanar demiştik. Ven kanamaları genelde kendini sınırlar. Siz hasta immobilize ederek oluşan pıhtıyı da stabilize etmiş olmasına yardımcı olmuş oluyorsunuz. Yine beraberinde bacakların iç rotasyona getirilmesi, alt ekstremite iç rotasyona getirilmesi. Demin bahsetmiştik, pelvik kırıklarda kopan veya kırılan kemik kendisine tutan kas tarafından yukarıya doğru, dışa doğru çekilir. Ekstra rotasyon ve asimetri olur. Siz eğer iç rotasyona getirirseniz hastanın bacaklarını, hastanın kanamasını azaltmış olursunuz. Yalnız vertikal şehir fraktürlerden bahsetmiştik. Şu yüksekten topuk üzere atlama şekli olan kırıklarda pelvis
normal halkasal yapı böyleyken şöyle bir kayma oluşuyor demiştik. Siz vertikal şev fraktörde eğer çok sert bir baskıyla komşu yaparsanız, pelvik kemer bağlarsanız bu kez kaymayı içe doğru yapıp sakro ile eklem ayrışması daha da artırıp kanamayı artırabilirsiniz. Onun için vertikal şev fraktörlerde biraz daha dikkatli olmak lazım. Pelvis immobilizasyon yaparken. Pelvik kemerlerin hep şunu da söyleyeyim, bu pelvik kemerlerin hiçbirinin birbirine üstünlüğü yok. Şu yatak çarşafı da kullanıldığında hastalarda oluşan sonuç aynı. Hatta yatak çarşafı, özelleşmiş pelvik kemerler veya işte cerrahların uyguladığı eksternal veya internal fiksatörlerin mortaliteye katkısı aynı. Onu da söylemişim. Çarşaf nasıl takılır? Şu şekilde hasta kütük gibi yuvarlanır. Altından bu şekilde iki taraftan çarşafı çıkartılırsa orta hatta gördüğünüz gibi düğüm yapar gibi 180 derece çevirip şu şekilde kenarlardan çamaşır krepleriyle tuttururuz. Ama tabi sahada elinizde çamaşır kremi olmayabilir. O zaman plastik düğüm de atabilirsiniz ön kısımda. Peki acil servise ne yapıyoruz bu hastalara? Yine bu hastalara acil servise geldiğinde yaşıyor mu diye bakıyoruz. Hava yolu solunum dolaşımını kontrol ediyoruz. Geniş damarla açıyoruz. Eğer yoksa varsa da ikinci damarla açıyoruz. Lüzum halinde santral venöz girişim kateter açıyoruz bu hastalara. Kan örneği alıyoruz. Kan hazırlığı yapıyoruz. Hasta pelvik immobilizasyonu destekliyoruz eğer sahada yapılmamışsa. Analjezi önemli. Analjezi yapıyoruz bu hastalara. Perinatal yaralanmalar hasta erken restorasyon ve cerrahi konsültasyonu. Çünkü intraabdominal yaralanmalarla çok ilişkili olduğunu söylemiştik. Perinatal yaralanmalar genelde intraabdominal organları da ilgilendirdiği için sıklıkla görüntüleme yapmadan bu hastanın cerrahiye verdiğimiz oluyor. Hipotansif hasta, eğer hasta hipotansifse ki o mortalite ile ilişkilidir. Daha yüksek mortaliteye sahiptir. Travmatik şok yönetimi birazdan anlatacak zaten. Orada değinilecek. Erken kan replasmanı. Demin bahsetmiştik, hastaya 1-2 litreden fazla sıvı verilmesi önerilmiyor. Çünkü hastanın asidoza girmesi veya işte hastanın oluşan pıhtısının bozulması gibi riskleri var. Onun için 1-2 litreden fazla sıvı vermiyoruz. Aynı zamanda kanayan hastaya kolloid veya klosteroid sıvı vermek hastanın hipoksisini, yani doku düzeyi hipoksisini azaltmıyor. Onun için erken kan replasmanı planlanmalı. Bu hastalarda en çok korkulan ve en çok unutulan şey hipotermiden kaçınılmalı. Erken cerrahi konsültasyon, cerrahlar ne yapıyor bu hastalara? Eğer beraberinde intraabdominal organ yaralaması varsa bunlara yönelik müdahaleler, eğer pretroperitoneal kanal varsa preperitoneal tamponlar, internal ve eksternal fiksatörlerle pelvis stabilize ediliyor. Yine bir selektif arteriyel embolizasyon yöntemi kullanılıyor özellikle arteriyel yaralanmalarda. Tüm pelvis kırıklarının %5'inde arteriyel yaralanma mevcuttur. Hasta eğer stabilize olmuyorsa, konservatif yaklaşım ve kan replasmanıyla stabilize olmuyorsa bu hastaların %60'a kadar arteriyel yaralanma olduğu gösterilmiş. Hastalar en çok arteriyel yaralanmadan kaybediliyor. Dolayısıyla selektif embolizasyon, yani kanayan arterin embolize edilmesi hayat kurtarıcı olabiliyor. Öte yandan özelleşmiş merkezlerde yapılır, her yerde yapılmaz. Benim çalıştığım hastanede yapılmıyor. Bizim ilimizde de sadece bir merkezde selektif embolizasyon yapılıyor. Hasta gündüz gelecek, radyolog olacak, radyolog bulacaksınız, radyologla konuşacaksınız. Radyolog kontrastlı bir ET çekit edecek, kontrastlı bir ET neticesinde kanayan arteri görecek, sızıntıyı görecek, ona yönelik girişim yapacak. Zaten bu hasta bu süreçte sıkıntıya girebiliyor zaten. Ayrıca randomize kontrollü çalışmalar yok. Yani internal ve eksternal fiksatör yaptığınız veya konservatif takip ettiğiniz hastalarla selektif embolizasyon yaptığınız hastaların karşılaştırıldığı randomize kontrollü çalışmalar yok. Dolayısıyla embolizasyonun başarısı çok yüksek. Kanamayı durduruyor. %85 hatta %100'e varan başarılı olan seriler mevcut ama mortalite katkısı %4 ile 50 arası değişiyor. Yine dediğim gibi normal konservatif yaklaşımla embolizasyonun faydasıyla ilgili randomize kontrollü çalışma maalesef yok. Stabil hastalar ki pelvis kırıkların çoğu dedik ki lateral dekompresyon kırıkları, onlar da çoğu stabildi dedik. Bunlar kontrastlı BT görüntüleme veya esten inlet outlet grafiler çekilirdi. Şimdi çok kullanamıyoruz. Hem radyolojik işlemlerimizin eğitimleriyle ilgili şeyler bilmiyorum ama yani eskisi gibi çok kullanmıyoruz inlet outlet grafileri.
direkt kontrastlı bir ET çekiyoruz. Kontrastlı bir ET'nin avantajlarıyla beraberinde intraabdominal organ yaralaması var mı yok mu onu görebiliyoruz. Torakal yaralama var mı onu görebiliyoruz. Onun için stabil pelvis travmalı hastalar kontrastlı bir ET'ye gidebilir. Ama eğer hasta anstabilse, yani hasta travmatik kardiyak arrest yaşamışsa veya hipotansif taşikardiyse, yani tabiri caizse evre 3-4 hemorajik şoktaysa hasta, bu hastaların kontrastlı bir ET'ye gitmesi ki bazı hastanelerde kontrastlı tomografi odalarıyla acil servis odaları arasında ciddi mesafeler olabiliyor, ciddi süreler kaybedilebiliyor. Bu hastaları BT'ye görmekten ziyade yatak başı portable akciğer grafisi, pelvis grafisi, EFEST yapabiliyoruz. Bu şekilde neyi sağlıyoruz? EFEST, intraabdominal organ yaralaması var mı yok mu onu görebiliyoruz. Pelvik fraktür değerlendirilebilir, simfisis pubis genişliği değerlendirilebilir. Yine pelvis dışı yaralamalardan, işte toraks yaralamaları, abdomen yaralamaları, kardiyak yaralamalar EFEST'te görülebilir. Kıymetli bir görüntüleme yöntemidir. Sonuç olarak pelvis hem intraperitoneal hem de retroperitoneal organları barındırır. Retroperitoneal bölge ortopedicilerin, genel cerrahların, ürologların hangisinin ilgi alanı olduğunu henüz daha net şey yapamadığımız bir bölge. Ama öte yandan beraberinde intraabdominal yaralaması varsa hastanın, bu hastaların açılıp reperitoneal tampon yapılması ve internal fiksatör yapılması veya şanslıysa eğer arterin görülüp bağlanması yaptığı işlemin sonucu hayatları kurtarılabiliyor. Yine pelvisi hassas muayene etmemiz lazım, çok sarsmamamız lazım muayene ederken, hastayı mobilize yaparken hani taşırken de çok sarsmamamız lazım. İmmobilizasyon buradaki hastane öncesindeki en önemli şey, hatta konservatif yaklaşımla tedavi edilen, cerrahiye uygulanmayan pelvis kırıklarında yine immobilizasyon tedavinin en önemli parçasından bir tanesi. Selektif arter embolizasyonundan demin bahsettik. Başarı oranı yüksek ama mortalite katkısı dediğim gibi %4 ile %6 değişiyor. Teşekkür ederim. Kaynaklarımız. Özellikle acil.net özel önerim. Bikem.org İngilizce bilenler için faydalı ilaç dozları, işte acil servise yeni başlayan pratik hekim arkadaşlar, paramedik arkadaşlar için önemli bir kılavuz olabilir. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Var mı arkadaşlar sorunuz ya da katkı? Teşekkür ederiz. Günün son sunumuna geçiyoruz arkadaşlar. Doktor Nihan Kara Ozan. Buyurun Doktor Hanım. Travmatik şok yönetimini anlatacak. Merhaba, ben Doktor Nihan Karaozan, Mardin Devlet Hastanesi'nde acil tıp uzmanıyım. Travmada şok yönetiminden bahsedeceğim. Önce şoku tanıyabilme, çok kısa patofizyolik mekanizmalardan bahsedeceğiz. Hocam pardon, mikrofonu ayarlasanız sesiniz şey yapın, biraz aşağı doğru. Evet, tamam. Travma hastasında muhtemel şok nedenleri ve tedaviden bahsedeceğim. Hemorajik şok, travmada en sık gördüğümüz şok olduğu için biraz daha detaylı bahsedip bitireceğim. Şok, dolaşım sisteminde bir anormallik nedeniyle organ perfüzyonu ve doku oksijenasyonunun yetersiz kalmasıdır. Travmada şok önemli bir mortalite sebebidir. Tedavinin ilk adımı şoku tanımadır ve şoku tanıdığımız anda aslında eş zamanlı muhtemel nedene göre tedavisi de başlar. Ve şok bulgularının takibi aslında tedaviye de rehberlik eder. İlk adım şoku tanıma. İlk değerlendirme esnasında başlıyoruz şoku tanımaya. Hasta soğuk, taşikardik, santral sinir sistemi ve cilt perfüzyonu bozulmuşsa bu hastada şok düşünüyoruz. Vital bulgularını değerlendiriyoruz. Dediğim gibi hasta hipotansif, taşikardik, solunum sayısı artmış, satürasyonu düşmüş. Nabız basıncı, nabız karakteri, kapiller geri dolum, özellikle kapiller geri dolum periferde hastane dışında kullanabileceğimiz şeylerden biri. Laboratuvar ve seçilmiş ek testler. Burada şuna dikkat ediyoruz. Tedaviyi geciktirmeyecek şekilde ek testleri seçiyoruz ve hiçbir tetkikin aslında şoku tek başına göstermeyeceğini ve dışlamayacağını akılda bulunduruyoruz. Özel durumlara dikkat etmemiz gerekiyor. İleri yaş, gebelik, ilaç kullanımı, hipotermi, pacemaker kullanımı, atlet hastalar ve seri takip ve yanıtı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu da kötüye gidişi, dekompansasyonu gösterebilmek için.
Sistemik düzeyde şok da kalp hızı, atım hacmi, kardiyak output belirliyor. Burada biz venöz sisteme daha çok odaklanıyoruz. Çünkü venöz sistem bir rezervuar görevi görüyor bizim için. Yetersiz perfüzyon ve oksijenasyon yüzünden hücresel düzeyde de metabolizma anaerob yöne kayıyor, laktik asit üretimi başlıyor. Bu da metabolik asidoza neden oluyor. Uzun sürdüğünde de endorgan hasarı, çoklu organ yetmezliğine sebep oluyor. Birincil ve ikincil bakıda muhtemel nedene göre eş zamanlı tedaviyi zaten başlıyoruz. Burada bizi yönlendirecek şeylerden biri travmanın mekanizması ve yeri. Şok tipleri şöyle, hipovolemik hemorajik şok, daha doğrusu hemorajik şok, hipovolemik şokun bir alt birimi ama travmada gördüğümüz en sık şok olduğu için hemorajik biraz daha ön plana geliyor. Diğer non-hemorajik nedenler kardiyojenik, obstrüktif ve distribütif şok. Hemorajik şok dediğim gibi sebebi hipovolemi. Buna yanıt olarak vücut en erken dönemde kalp hızını artırıyor ve venöz dönüşü korumaya yönelik refleksler ortaya çıkıyor endojen katekoleminler sayesinde. Ama bu kompansasyon mekanizmaları sınırlı. O yüzden asıl tedavi kanamanın bulunup durdurulması ve volüm replasmanı. Volüm replasmanını izotonik sıvı ve kan ürünleriyle yapıyoruz. Şok durumunun iyileşmesine kanama durdurulduktan sonra volüm replasmanı katkı sağlayabiliyor. Öbür türlü sadece bulunduğu evrede tutabiliyor gibiyiz. Ama bu volüm replasmanını gerektiği düzeyde yapmaktan bizi alıkoymasın. Hemorajik şokta ilk yapacağımız şeylerden biri zaten hastanın ABC'si dahilinde sırasına göre damar yolu. İlk tedavide vazopresörler önerilmiyor çünkü doku perfüzyonunu bozabiliyor. Monitorizasyon, perfüzyonu sık değerlendirme, kanama odaklarını belirleme çünkü kanama odaklarına göre tedavi belirlenecek ve fizik muayene gerektiğinde düz grafi, FAST ya da EFAST ve idrar sondası hemorajinin kaynaklarını araştırırken bize yardımcı oluyor. Hemorajik şoktaki hastalara erken cerrahi konsültasyon gerekir. Bir kısmına cerrahi girişim ya da anjiyoembolizasyon gibi girişimsel yöntemlerle tedavi olur. Eğer merkezimiz travma merkezi değilse transport düşünürüz. Dikkat edeceğimiz bir noktada non-hemorajik şokların çoğunda ciddi kan kaybı olmasa bile sıvı tedavisine geçici yanıt alınır. O yüzden sıvı tedavisine geçici yanıt aldık diye non-hemorajik sebepleri gözden uzaklaştırmamak lazım. Non-hemorajik nedenlerden biri kardiyojenik şok. Bu miyokard disfonksiyonuna bağlı olan bir şey. Bunun da sebebi kardiyak yaralanma, miyokardiyal infarkt olabilir. Yani travma hastası aslında bir miyokardiyal infarkttan dolayı travmayı geçiriyor olabilir. Ya da kokain kullanan bir hastaysa. O yüzden riskli gördüğümüz hastalarda bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Diyaframdan yukarıya darbe almış hastalarda ya da toraksın hızlı deselerasyonunun gerçekleştiği yaralanmalarda toraks travmasında bunları düşünüyoruz ve EKG monitorizasyon sağlıyoruz. Kardiyak tamponat bu bir obstrüktif şok sebebi çoğunlukla penetran, nadiren kün travmayla oluyor. Taşikardik ve hipotansif hasta, hipovolemik şoktaki gibi yani ayırt etmek için diğer fizik muayene bulgularını kullanmamız gerekiyor. Derinden gelen kalp sesleri, genişlemiş boyun venleri, sıvı tedavisine yetersiz yanıt ve eğer yapabiliyorsak ekokardiyografi ya da yatak başı ultrasonda perikardiyal sıvının ventrikülü kollabe ettiğini görüyorsak tedavisi cerrahi, perikardiyosentez yalnızca zaman kazandırıcı bir manevra, kalıcı bir tedavi değil. Tansiyon pneumotoraks, bu da spontan soluyan hastada ciddi takipne ve hava açlığıyla kendini belli ediyor. Mekanik ventilasyondaki hastada da hemodinamik kollapsla kendini belli ediyor. Bu hastaların da hipotansif ve boyun venlerinin genişlemiş olduğuna dikkat ediyoruz. Ama burada oskültasyon ya da perküsyonla ayırıcı tanı yapabiliriz. Tansiyon pneumotoraks bir klinik tanı. Hasta respiratuar distres durumunda ciddi cilt altı amfizemi olabilir. Tek taraflı solunum seslerini alamayız. Hiperrezonans fark ederiz. Trakeal shift fark ederiz. Burada iğne ya da parmak torakostomi ile dekompresyon ardından tüp torakostomi denildiği gibi artık yeri değişti. Erişkinlerde 5. interkostal aralıktan yapıyoruz. Nörojenik şok, buna da yaralanma yerini göz önünde bulundurarak aklımızda tutuyoruz. Servikal ve üst torakal spinal kort yaralanmalarında meydana gelir. Beyin sapı dışında izole intrakraniyal yaralanmalarda nörojenik şok beklemiyoruz. Sempatik tonus kaybına neden olur. Bu hipotansiyonu derinleştirir. Hipovolemi hem kötüleşir hem de bradikardik olduğu için hasta taşikardi yanıtını veremediği için etkileri derinleşir. Sempatik denervasyonun etkileri de kötüleşir. Böyle bir kısır döngü.
Taşikardisi ya da kutanöz vazokonstrüksiyonu olmayan hipotansif hastalarda, bunlarda nabız basıncı daralmaz diğerlerinin aksine. Eş zamanlı gövde yaralanması olduğu için bu hastalar aynı zamanda hipovolemiye yönelik tedavi de alırlar. Ama burada dikkat etmemiz gereken, masif sıvı replasmanı yaparsak, yani nörojenik şoku atlayıp hipovolemik yönünde sürekli devam edersek pulmoner ödeme sokabiliriz hastayı. Bunu da engellemek için ultrasonla veya invaziv yöntemlerle volüm ve hemorajiyi değerlendirmek. Septik şok nadir, travma hastaları için nadir. Acile geç ulaşan hastalar septik şokta gelebilir ya da penetran abdominal yaralanmalı olan yine geç ulaşan hastalar. Yine hipovolemik şok benzeri bulgular ama hasta afebril olabilir. Travmanın nedeni de olabilir yaşlı hastalarda, özellikle atlanmış bir üriner enfeksiyonda. Hipovolemik şok hemoraji sebebiyle olur. Burada obezler ve yaşlı hastalar daha çok risk altındadır. Bir diğer mekanizma kompartmanlar arası sıvı geçişi. Yani sadece hasta kan kaybetmiyor, aynı zamanda yumuşak dokuya veya dışarıya sıvı da kaybediyor. Yumuşak doku yaralanmasındaki ödemden Hocam kaynaklı. çok özür diliyorum sizden. Arkadaşlar sesinizi duyuyoruz. Biraz sessiz olabilir misiniz? Yani burada bak doktor hanım ne güzel bir şeyler anlatıyor. Lütfen biraz saygılı olalım, olur mu? Buyurun hocam, kusura bakmayın. Hemorajik şok sınıflaması. Şimdi bu 4 evre. İlk evre kan kaybının %15'in altında olduğu, vital bulguların, bilincin, idrar çıkışının hiçbir şekilde değişmeyebileceği evre. Sadece sıvı tedavisi bile yeterli olabilir. Çok düşük olasılıkla cerrahi gerekebilir. Ama evre 2 artık bulguların başladığı dönem. Evre 3'te dekompansasyonun başladığı dönem. Artık nabız, yani kalp hızı ciddi artmış, kan basıncı azalmaya başlamış, nabız basıncı daralmış, solunum sayısı azalmaya başlamış, idrar çıkışı azalmaya başlamış, Glasgow'u düşmeye başlamış bir hasta ve bu hastanın artık kan ürüne ihtiyacı vardır. Evre 2'de verilebilir ya da izlenebilir ama evre 3'te artık vardır. Evre 4'te de hasta artık pre-arrest dönemde olabilir. O yüzden masif transfüzyon protokolüne de başlamak gerekir bu hastalarda. Şok evrelemesinde yanıltıcı faktörler, bunlar dolaşımdaki kan kaybına yanıtı etkileyebilen ve kötüleştirebilen faktörlerdir. Yaş, yaralanmanın ciddiyeti, tipi, anatomik lokalizasyonu, yaralanma ve tedaviye başlama arasında geçen süre, hastane öncesi sıvı tedavisi, ilaç kullanım öyküsü. Başlangıç tedavisinde yine ABCD'yi düzenliyoruz. Hemorajik şokun da tedavisi tanıyla eş zamanlı ve asıl tedavi kanamanın durdurulması, volümün yerine konulması ve tedaviye yanıtın takibi. Bunu da tekrarlayan değerlendirmelerle yapıyoruz. Özellikle bilinç, vital bulgular ve idrar çıkışını takip ediyoruz. Hava yolu ve solunumu hallettikten sonra, yani hedef 95 satürasyona ulaştığımızda dolaşım değerlendiriyoruz. Burada da dışarıdan görünen bir kanama varsa doğrudan bası yapıyoruz. Damar yolu sağlıyoruz. Damar yolu olmuyorsa intravasöz veya santral venöz yolu deneyebiliyoruz. Kan örneklerini alıyoruz. Özellikle cross-match tetkikten daha önemli. Turnike gerekiyorsa eğer ekstremite yaralanmalarında, gerekiyorsa pelvis kemeri ve internal kanama için cerrahi ya da anjiyoembolizasyon. Amaç hastanın sıvı kaybını hesaplamak değil, kanamayı durdurmak. Temel amaç da oksijenasyonu ve perfüzyonu sağlamak. ABCD'nin D'sindeyiz. Beyin perfüzyonunun bozulabilmesi için kafa içi yaralanma şart değil. Hastanın perfüzyonu hipovolemiden de bozulmuş olabilir. Perfüzyonu ve oksijenasyonu düzeltip hastayı tekrar değerlendiriyoruz ve bu esnada hastayı hipotermiden koruyoruz. Aktif ya da pasif ısıtma sağlıyoruz. Foley kateter hem idrar çıkışını, böbrek perfüzyonunu değerlendirmemizi sağlıyor, hem de hastanın hematürisinin olup olmadığını, yani bir kanama odağı olup olmadığını değerlendirmemizi sağlıyor. Gastrik dekompresyon yaparken vagoliyaraya bağlı bradikardi ve hipotansiyon gerçekleşebilir. Bunu takip ediyoruz. Sıvı tedavisi, ısıtılmış sıvılar vermemiz gerekiyor travma hastalarında. İzotonik erişkinle 1, bazen 2 litre ama daha fazla geçmeyecek şekilde ve 40 kilonun altındaki çocuklara 20 mililitre kilogram. Ve buna hastane öncesi verilen sıvı dahildir ve bundan sonra yanıtı değerlendiririz. Sıvı replasmanı kanamayı durdurmaya alternatif değildir hemorajik şokta. Amaç normotansiyon değildir. Normotansiyonu sağlayacağım derken yeniden kanamaya sebep olabiliriz. Amacımız perfüzyon ve oksijenasyonu sağlamak.
Kanamalı penetran yaralanmalarda definitif kanama kontrolü sağlanana kadar, yani kalıcı kanama kontrolü sağlanana kadar dengeli resüsitasyon ya da hipotansif resüsitasyon, permisif hipotansiyon denilen ya da kontrollü sıvı resüsitasyon denilen bir kavram var. Bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Organ perfüzyonunu ve doku oksijenasyonunu sağlayacak şekilde ama yeniden kanamayı da engelleyecek şekilde ya da yeniden kanamadan kaçınacak şekilde sıvı replasmanı yapıyoruz. Yani hafif hipotansif ya da normotansiyonun altında tutabiliyoruz hastayı. Burada şöyle bir durum var. Sıvı replasmanı ve hipotansiyondan kaçınma, künt travmalı ve özellikle travmatik beyin hasarı olan hastalarda önemli. Yani bu kontrollü sıvı resüsitasyonunu bütün hastalara yapmıyoruz. Sıvı tedavisine yanıtı değerlendirirken kan basıncı, nabız basıncı, nabız hızının düzelmesi, bunlar perfüzyonun düzeldiğine işaret ancak doku oksijenasyonu hakkında bize bilgi vermez. İdrar çıkışını sıvı tedavisine sıvı tedavisine yanıtı değerlendirirken kullanabiliyoruz. Eğer hastanın yaşına göre idrar çıkışı yetersiz ya da azalıyorsa volüm replasmanına ve tanısal araştırmaya devam ediyoruz. Şimdi erken hipovolemik şokta takipneye bağlı solunumsal alkaloz ya da takiben metabolik hafif asidoz gelişebilir. Bunlar için çok tedavi gerekmeyebilir. Ama uzun süren şokta ya da hasta yeterli sıvı alamadıysa, kanaması devam ediyorsa ciddi metabolik asidoz gelişir. Laboratuvar tetkiki olarak baz açığı ve laktat düzeyi, bunlar hem tanısal hem tedaviye rehberlik anlamında bizim için anlamlı. Teşekkür ederim. Hipovolemik şoktan kaynaklanan metabolik asidozun tedavisinde de bikarbonat önerilmiyor. Sıvı tedavisine yanıtı değerlendirirken vital bulguları değerlendiriyoruz. Hızlı yanıtta vital bulgular sıvı tedavisiyle normale dönüyor. Geçici yanıtta bir düzelme sağlıyoruz ama arkasından devam eden hipotansiyon ve taşikardi durumu yaşanıyor. Minimal ya da yanıtsızsa bu konuda hiçbir gelişme sağlayamıyoruz. Vital bulgular düzelmiyor. Şimdi hızlı yanıt veren, yani sıvı tedavisine hızlı yanıt aldığımız hastaların kanama miktarı az, kan ihtiyacı düşük, kan hazırlığı yine de bu hastalarda yapılmalı. Bunu da tip ve crossmatch uygun şekilde yapıyoruz. Acil girişim ihtiyacı düşük de olsa olasıdır. Erken cerrahi konsültasyon gerekir. Yani bütün bu sıvı hızlı yanıt, geçici yanıt ya da minimal yanıt olan hastaların hepsi şoktadır. Hepsi erken cerrahi konsültasyon gerektirir. Geçici yanıt veren hastalarda geçici düzelmeden sonra vitallerde tekrar bozulma olur. Kan ihtiyacı orta yüksek olasılık. Bu hastalar için tip spesifik kan kullanıyoruz. Masif transfüzyon düşünülebilir bu hastalarda. Ve yüksek olasılıkla acil cerrahi girişim ihtiyacı vardır. Yanıtsız ya da minimal yanıtı olan hastalar için ciddi kan kaybı vardır. Hemen kan ihtiyacı, yani hemen kan transfüzyonu ihtiyacı vardır. Masif transfüzyon protokolü başlanmalıdır. Yani yüksek olasılıkla da cerrahiye gidecektir hasta. Kan replasmanı kararı sıvı yanıtına göre verilir. Isıtılmış kan kullanılır. Cross uygun kan yoksa devam eden bir kanaması olan hastada 0 grubu eritrosit kullanılır. Özellikle üreme çağı hastalarda 0 RH negatif tercih edilir. Plazma verilecekse AB grubu verilir. Cross uygun sağlanıncaya kadar, yani cross uygun kan elinize gelinceye kadar bu şekilde devam edilir. Bir istisnadan bahsediyor. Eğer çok sayıda kimliği belirlenemeyen yaralı eş zamanlı tedavi edilirken yanlış transfüzyon riski varsa eski denilen şey, yani 0 grup kanlarla devam edilebilir diyor. Ototransfüzyon, bu genelde her yerde kullanılamayan bir şey. Masif hemotorakstaki hastanın kendi sirkülasyonuna katkıda bulunmasını sağlayan bir sistem. Masif transfüzyon 24 saatte 10 ünite ya da saatte 4 ünite eritrosit alan hasta için masif transfüzyon başlatılır. Yani diğer ek şeyler de verilir. Kan ürünleri de verilir. Aşırı kristaloid verilmesini önlemek için eritrosit, TDP ve plateletin dengeli oranda verilmesi, yani 1-1-1'i tercih ediyoruz. Buna da dengeli resüsitasyon, hemostatik resüsitasyon ya da hasar kontrol resüsitasyon denir. Travmada şokta önemli problemlerden bir tanesi de koagülopati. Çünkü koagülasyon faktörleri tüketiliyor. Masif transfüzyon nedeniyle,
masif sıvı resüsitasyonu nedeniyle dilüsyon gerçekleşiyor. Hipotermi de koagülasyonu bozan bir faktör. İlk saat içinde koagülasyon parametrelerini alıyoruz. Ek testler var rutinde çok fazla yapılmayan. İlk 3 saatte traneksamik asit, devamında 8 saatlik bir infüzyonu var. Bunun sağ kalıma faydası görülmüş. Masif transfüzyon ihtiyacı yoksa eğer hastanın kan ürünleri koagülasyon testlerine ve fibrinojen testlerin düzeyine göre veriliyor. Bir de aklımızda bulundurmamız gereken şeyler tetkiklerde bir bozulmaya sebep olmayan antikoagülanların kullanılıyor olabileceği ve antidotu olmayanların kullanılabileceği. Kafa travmalı hastada erken kan ürünü veya faktör replasmanı sağ kalımı artırıyor ama tromboembolik komplikasyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kalsiyum transfüzyon alan hastaların çoğunla geçerli değil. Eğer gerekli olduğunu düşünüyorsak iyonize kalsiyum düzeyine göre karar veriyoruz. Bir takım özel durumlar var. Şoku tanımamızda ve tedavi etmemizde bizi yanıltabilecek. Yaşlılık, hem katakolemin yanıtı az, hem var olan bir hipovolemisi olabilir. Hasta diüretik kullanıyor olabilir önceden. Kronik hipertansif olduğu için aslında normotansif görünen hastada malperfüzyon gelişebilir. Akciğer kapasitesi azdır, gaz değişimi sağlaması zordur ama yaşlıların çoğu bu dezavantajlara rağmen doğru bakımla yaralanma öncesi durumuna geri dönebilir. Atletlerde belirgin volüm kaybına rağmen hipovolemi belirtileri ortaya çıkmayabilir. Gebelikte de bazal bir hipervolemi olduğu için perfüzyonun bozulması için çok daha fazla kan kaybı gerekir. Ve hasta ilaç kullanıyor olabilir, yani taşikardi yanıtını engelleyebilecek ilaçlar olabilir, platelet agregasyonunu engelleyecek ilaçlar olabilir ya da travma nedeni olarak hipoglisemik ve hipokalemik etkileri olan ilaçlar olabilir. Pacemaker kullanan hastalar taşikardi yanıtını veremezler çünkü pacemaker tarafından kalp hızı kontrol ediliyordur. Eğer klinik gereklilik varsa pacemaker hızını arttırmayı düşünebiliriz. Komplikasyonları engellemek için bir yeterli volüm replasmanını sağlamamız gerekiyor. Devam eden kanama ve kanama odaklarını araştırmamız gerekiyor. Non-hemorajik, travmatik ve medikal sorunları tanımamız gerekiyor. Sık değerlendirme, dekompansasyona gidişi öngörme, verilen sıvı miktarının doğru takibi ve şokta amacımız perfüzyon ve oksijenasyonu sağlama, herhangi bir sayısal değeri düzeltme değil. Yani özet olarak şok, organların yetersiz perfüzyon ve oksijenasyonudur. Bulguların tanınması ve muhtemel nedene göre eş zamanlı tedavi gerektirir. Non-hemorajik nedenleri akıldan çıkarmamamız gerekir. En sık nedeni kanamadır. Kanamanın bulunması ve durdurulması asıl tedavidir. Sıvı replasmanı buna yardımcı olur. Şok bulgularının takibi ve şokun evresi bize tedavide rehberlik eder. Hastayı dikkatli ve tam muayene ederek şok bulgularını ve şoka sebep olabilecek sebepleri tanırız ve özel durumları akılda bulundurarak travma şok hastalarını daha iyi yönetebiliriz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar var mı sormak isteyen bir şey? Tedaviye bakacak olursak arkadaşlar, ST segment elevasyonu aslında bu paramedik arkadaşlar için ve biz acil uzmanları için hastanın muhakkak en kısa sürede müdahale edilmesi gerektiğini bilmek lazım. Şöyle ki bir trombolis, bu perkütan girişim de olabilir. Her 1 dakikalık gecikme bu hastanın veya bu bizde olabilir, bir yakınımızda olabilir. 11 gün, 1 dakikalık gecikme, bak ne kadar önemli, 1 dakikalık gecikme 11 gün eksilme demektir hastanın hayatında. Bu 33 dakikalık bir gecikme hastanın 1 yıllık ömrünün kaybına neden olmaktadır. Yani olayın ne kadar ciddi olduğunu ST segment elevasyonu yakaladığımızda hemen çok ciddi bir şekilde bağlı olduğunuz hastanenin hemen ilgili acilini aranması gerekiyor. 112 yoluyla olmalı veya bir şekilde ulaşılmalı. Ondan sonra ilgili uzman da hemen hızlı bir şekilde ilgili bölümü, ya bu kardiyoloji olabilir, perkütan girişim gerekebileceği ve ona göre alt yapıyı hazırlama gerekiyor. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar 30 dakikalık gecikme %3 mortalite ile ilişkili ve her geciken zamanla mortalite ne kadar arttığını görülmekte burada yapılan bir çalışmada. Şimdi unutmamak lazım arkadaşlar,
akut miyokard enfarktüsü ile uyumlu klinik bulgu olup sol dal bloğu veya ventriküler kalp pili ve PE'si olan hastalarda tipik ST segment yükselmesi olmayacağından bu hastalarda primer perkütan girişim uygulanması planlanmalı. Mesela hastada kalp pili olabilir, bu hastada sol dal bloğu olabilir ama kliniği bu tipik seyde yine ilgili birimi alert etmekte fayda vardır arkadaşlar. Mesela halen süren iskemi işaret eden klinik bulgu dedik az önce. Yine EKG kanıtlar. Bunlar ne? Devam eden EKG, yine devam eden tekrarlayan ağrı ve dinamik EKG değişikleri, yine devam eden ve tekrarlayan ağrı ve kalp yetmezliği semptomu bulguları, şok veya malin aritmiler durumunda semptomların başlamasından 12 saat sonra daha uzun süren bir geçmiş olsa bile reperfüzyon tedavisi üzerinde durulmalıdır. Muhakkak acilde çalışan böyle arkadaşlarımız olmuştur. Uzun süre hastaya göğüs ağrım ne zaman olduğunda 2 gün deyip de hastanın o sırada gerçekten ilk EKG'sinde herhangi bir bulgu olmayıp sonra ikinci EKG'de benim başıma geldi, en azından bunu söyleyebilirim. İkinci EKG'sinde ST segment elevasyonunun görüldüğü, oluştuğunu gördüğümüz birçok vaka olmuştur arkadaşlar. Şimdi ST segment miyokard enfarktüsünde reperfüzyon tedavisine ne önemli demiştik? Bir saati çok önemlidir. İlk medikal temas bu paramediklerle olabilir. Ve ilk temas önemlidir arkadaşlar. Şimdi ST segment miyokard enfarktüsünde, elevasyonlu miyokard enfarktüsünde önemli olan ilk tıbbi temas ile EKG ve tanı konulması bu önemlidir arkadaşlar. Bu 10 dakikanın altında olmalıdır. Yine ST segment elevasyonlu miyokard enfarktüsü tanısı ile koroner girişimsel tedavi seçildiyse beklenen maksimum gecikme 120 dakikanın altında olmalıdır. İlçelerde olan bir hastalıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Eğer hasta bize transfer edilecekseydi, ilçeler için söylüyoruz bunu. Tabii ki bizim acilde olmamalıdır. Yine primer koroner gelişim hastanesine başvuran hastalarda ST segment miyokard enfarktüs tanısı ile kateterizasyon arasında maksimum 60 dakikanın altında, yani 1 saatin altında olmalıdır. Arkadaşlar transfer edilen hastalarda da 90 dakikanın altında olmalıdır bu. Yani bir transfer edilecekse bir hasta bir yerden bir yere 90 dakikanın altında olmalıdır. Ona göre planlanmalıdır. Primer koroner girişim hedef süresini karşılamayan hastalarda bu 90 dakika, 120 dakikanın altında olmayacaksa ilçedeki hastaneler için bunlara trombolitik yani fibrinoliz uygulanmalı. Uygulanmasına karar verildiyse ilgili uzman varsaydı bu 10 dakikanın altında hemen olmalıdır. 10 dakika içinde buna karar verilmelidir. Fibrinolitik müdahalelerin değerlendirilmesi arasında zaman gecikmesi de bazen bu hastayı işte arıyorsunuz, yer bulamıyorsunuz, fibrinolitik uygulanacaksaydı bu hasta 60 dakika içinde olmalıdır bunlar. Yine fibrinolizin başarılı olup olmadığını değerlendirildikten sonra bu hastaya anjiyografi yapılması gerekiyor. Bu gecikmesiyle 2 ile 24 saat bir zamanımız var. Daha uzun süre geciktirmemektir. Bunları tablo halinde getirdim arkadaşlar. Şimdi ST segment elevasyonda miyokard enfarktüsünde perkütan girişimi destekleyen, bunlara ek olarak verebileceğimiz antiplatelet tedaviler, bunlar da sizi yormak ve boğmak istemiyorum arkadaşlar. Yine antiplatelet tedavilere ek burada tedaviler görülmekte. Antikoagülan tedavilerimiz var arkadaşlar. Yine perkütan girişim, koroner girişim sürecinde antitrombotik tedaviler burada tablo haline vermeye çalıştım. Yine perkütan girişim kapasitesi olmayan merkezlerde reperfüzyon tedavisinin önerileri. Eğer dediğim gibi transfer süresi 120 dakikayı geçecek, başlangıcından itibaren hasta 12 saatin altındaysaydı, bu hastalara göğüs ağrısı başlamış 12 saati de geçmemişseydi, bu hastalara fibrinolitik tedavi önerilir. Eğer bir kontraindikasyon yoksaydı, kontraindikasyonlar burada tablo haline verilmiştir arkadaşlar. Toparlayabilir miyiz doktor bey? Buyurun hocam. Toparlayabilir miyiz? Şimdi bitiriyorum hocam. Şimdi perkütan kapasitesi olmayan merkezlerde reperfüzyon tedavisinin önerileri var burada arkadaşlar. Özet olarak hastayı 10 dakika içinde EKG'yi çekeceğiz.
ST yüksekliği varsa aspirin çiğnet ve yuttur. Oksijen ver, ağrısını kes. Reperfüzyon tedavisine gönder. Zor EKG varsa yardımcı yöntemleri kullan. EKG'de ST segment yükselmesinin ön belirtileri olabilecek değişikliklere dikkat et. Hastanı takip et. Sabrınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Önerilerinizle katılıyorum. Evet, Mümin Bey'e biz de teşekkür ediyoruz güzel sunumu nedeniyle. Kalp ST elevasyonlu miyokard infarktüsü ile ilgili salondan soru ya da katkısı olanlar varsa bir ya da iki soru alalım. Genç arkadaşlar niye soru soruyor? Şimdi bir hatıramı anlatayım, olayı dramatize edeyim yani. Şimdi göğüs ağrısı çektim ben, hastane dışında. Ciddi göğüs ağrısı yaşadım. Yani o ölüm korkusu denen şeyi yaşadım hakikaten. O sırada biraz da böyle bitkin düştüm. Dışarıda bahçeye yığıldım. Yakında bir market vardı, alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi hızlı bir şekilde başıma geldi, onu hatırlıyorum. Daha sonra 112 aramış ve o sırada bana muhtemelen aspirin tahmin ediyorum yani. Ya aspirin ya izordik bir şey verdi ama böyle hatırlayamıyorum. İçeride yani onu. Aspirin ya da izordik ikisinden biri. O 112 geldi, ambulans bizi işte tabii fakülteye doğru götürürken ambulansta tabii EKG çok enteresan bir şekilde EKG'yi bana gösteriyor. Beni tanıyor tabii. Ya hocam bu ne var burada diye. Şimdi tabii bu çok dramatik bir şey. Şimdiki arkadaşlarım tabii bu konuda tam da yanımda tesadüfen diyeyim artık da oldu. Bizim derneğimizin EKG direktörü, kurslarının direktörü Mehmet Bey, çok profesyonel bir ekibi var. İnşallah dolayısıyla Sayın Müdürüm onu da şimdi yapalım, dağılmadan fazla. Yani hastane öncesi son derece önemli. Hocamızın da sunumunda görüldüğü gibi hastaneye geldikten sonra zaten takır takır her şey otomatik, sıkıntı yok. Acil serviste ve kardiyolojide. Ama bütün mesele hastane öncesinde. Dolayısıyla bu EKG'yi yani adımız gibi olmasa da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben özellikle o katkıyı sunmak istedim. Soru ya da katkı yoksa ikinci sunumu yapmak üzere Doktor Muhammed Ekmek yapar. Yine ritimlerle ilgili ölümcül olabilecek çok ciddi ritimlerle ilgili bize sunum yapacak. Buyurun Muhammed Bey. Hocam teşekkür ederiz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni üniversite çıkardığı ben size anlatmaya çalışacağım. Kısa geçeceğiz. Bilmem gereken yerleri sadece anlatacağız. Doktor Muhammed ben. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden geliyorum arkadaşlar. Sunum planımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani öncelikle taşikardi tanımlayacağız. Klinik başvurudan kısaca bahsedeceğiz. Taşikardi hastaya yaklaşıp ansiyometrik bulguları nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Taşikardiler sınıflayacağız. Geniş küres kompleks taşikardi üstüne duracağız. Kısaca VTS, VT ayrımı, tedavi ve sonuçta bitireceğiz arkadaşlar. Taşikardi nedir? Hepimizin bildiği gibi taşikardi kalp hızının düşüşünde olduğu durumlardır arkadaşlar. Fakat bizi korkutan, klinik olarak, ciddi olarak düşmüş taşikardiler daha çok kalp hızının %50'nin üstünde olduğu durumlardır arkadaşlar. Hani 110, 120'ler bunlar daha çok bizi korkutmayan taşikardilerdir arkadaşlar. Taşikardili bir hasta acil servise nasıl başvurur? Asemptomatikte başvurabilir. Ani kardiyak ölüm şeklinde de başvurabilir. Yani bir sürü başvuru şekli var. Senkop, baş dönmesi, baygınlık hissi, çarpıntı, disikme, göğüs ağrısı, kalp yetmez, hipotansiyon. Taşikardili hastada bizim dikkat edeceğimiz neyi var? Özellikle hasta stabil mi, unstabil mi onu bilmemiz lazım arkadaşlar. Hastanın kliniği çok önemli. Anamnez, fizik muayene, EKG. Dikkat edeceğimiz noktalar bilinç, şikayet, vital bulgular, hava yolu ve solunum ve organ perfüzyonu yeterli olmadı. Biz bunu kontrol etmeliyiz arkadaşlar. Taşikardinin en yaygın sebebi hipoksemidir. Bu durumda hastayı ilk değerlendirdiğimiz zaman işte artmış solunum yükü belirtileri var mı yok mu onlara bakacağız. Bunlar ne? Hepimizin bildiği gibi takipne, interkostal çekilme, süprasternal çekilme, paradoksal abdominal solunum bunlar var mı yok mu? Ayrıca hastayı ilk muayene ettiğimiz zaman pulse oksimetre ile parmak üstü satürasyonu da kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer hasta stabil ise, stabil hasta ne demek?
işte bilinç değişikliği, göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, diskine, hipotansiyon, şok bulguları olmayan hasta. Bunlardan en az bir tanesi varsa biz bu hastayı unstabil olarak kabul ediyoruz. Hastamız stabil ise 12 devre sonra EKG'yi çekmek için vaktimiz vardır. Ritim kontrolü için değerlendirmemiz gerekir. Ve en önemlisi QRS kompleksini değerlendirmemiz lazım. Bu geniş QRS'li bir taşikardi mi, dar QRS'li bir taşikardi mi? Unstabil olan bir hastada öncelikle elektriksel tedavi düşünmemiz gerekiyor. Bu da kardiyoversiyon ve defibrilasyon arkadaşlar. Genel kuralımız unstabil hastalarda elektriksel tedavi. Ama hastada unstabilite bulguları yoksa, bunlarki az önce bahsettik, ayrı antiarkik tedaviyi tercih ediyoruz bu hastalar için. Taşikardilerin değişik sınıflamaları var. Biz daha çok dar ve geniş olarak sınıflıyoruz. Bunların dışında stabil, unstabil, akut, kronik veya düzenli olarak sınıflanabiliyor. Fakat bunlarda bizim 3 temel taşikardiyi ayırt etmemiz gerekiyor. Sinüs taşikardisi, dar QRS kompleks supraventriküler taşikardiler ve geniş QRS kompleks taşikardiler. Geniş kompleks QRS taşikardiler ne? İşte ventriküler taşikardi ki ölümcül bir ritim, aberrantli, SVT ve preeksite taşikardiler. Dar kompleks taşikardileri buraya başlık olarak yazdım. Geniş kompleks taşikardileri biz iki başlık altında inceliyoruz, düzenli ve düzensiz olmak üzere. Bunlar yine ventriküler taşikardiler, herhangi bir dar kompleks taşikardinin aberrantli olması ve preeksite taşikardiler. Düzensizler ise polimorfik ventriküler taşikardiler, yine herhangi bir dar kompleks taşikardi ile aberrantli taşikardiler. Bir de Wolff-Parkinson-White sendromu üstüne AF büyümesiyle oluşan taşikardiler. Ventriküler taşikardi nedir arkadaşlar? İşte bir EKG çektik, 3 ve daha fazla prematür ventriküler erken vuru varsa buna ventriküler taşikardi olarak kabul ediyoruz. Salvo dediğimiz ritim peş peşe 3 ve 5 erken vuru olması. Süreksiz dediğimiz ise peş peşe en az 6 vuru, 30 saniyenin altında spontan ve tedavisi düzelir. Sürekli olan ise aynı derivasyonda 1 dakikada 6 veya 10 salvo ulatım olması, 30 saniye üzerinden devam etmesi. Bu da asymptomatik ve semptomatik ve stabil unstabil olarak değerlendiriliyor. Bunun dışında en çok bildiğimiz VT'ler monomorfik VT, polimorfik VT ve torsade pointes arkadaşlar. Monomorfik VT görüyoruz, ritim düzenli, sıklıkla 120 dakikadan fazla bir atım var. P dalgası ise hızlı ventriküler taşikardide çoğunlukla göremiyoruz. AV noddan çıkan ventrikül hızından daha yavaş bir impuls oluşuyor ve AV disensiyasyon var bunlarda. QRS, ST ve T dalgasına baktığımız zaman ise QRS dalgası geniş, anormal morfolojide, ST ve T ile ters polarisite izleniyor. Polimorfik VT'de ise ritim düzensiz, bunda defibrilasyon düşüneceğiz. Ancak farmakolojik tedavide düşündüğümüz zaman reküperasyon önlemek için bunun da altta yatan neden ve sinüs ritmindeyken uzun filtre vardığına göre tedavimizi değerlendiriyoruz ve seçiyoruz. Ventriküler taşikardileri biz nabızlı ve nabızlı olarak değerlendiriyoruz. Nabızlı ventriküler taşikardide aklımıza 3 soru gelmesi gerekiyor. Burada hasta stabil mi, unstabil mi, monomorfik VT mi, polimorfik VT mi ve QT'ye bakıyoruz. Uzamış mı, uzamamış mı? Monomorfik ventriküler taşikardilerde bizim altın kuralımız unstabil hasta senkronize kardiyoversiyon uyguluyoruz arkadaşlar. Eğer hastamız stabilse amiodarm, lidokain ve prokainamid tercih edebiliyoruz. Sonrasında idame antiarktik infüzyonu ayarlıyoruz. Nabızsız ventriküler taşikardide ise defibrilasyon tercih ediyoruz. Defibrilasyonla kardiyoversiyon farkını anlatacağız. Wolff-Parkinson-White üzerine AF bindiği zaman ise burada delta dalgalarını görebiliyoruz. PR'ler kısa oluyor. QRS'ler 0-12 saniyenin üzerinde oluyor. Ritim 200'ün üstünde düzensiz ve geniş QRS'li bir ritim görüyorsak Wolff-Parkinson-White sendromlu bir hastada AF'yi düşünmemiz gerekiyor. Bu hastalarda verapamil, diltiazem, dioksin ve adenozin tercih etmiyoruz arkadaşlar. Bunlar kullanılmamalı. Burada gördüğünüz gibi ritim 200'ün üstünde QRS'imiz geniş ve delta dalgaları mevcut. VT-SVT ayrımı gerçekten zor bir karar. Bu bizim birazcık detay bilgimiz ama bazen öyle EKG'ler olur ki EKG elimize alıyoruz. Bu VT mi, dalbuna bağlı bir aberrantli SVT mi yoksa Wolff-Parkinson-White sendromuna bağlı bir SVT mi? Bunun için bazı kriterler var. Öncelikle ritmimiz ventriküler mi, supraventriküler mi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu neden önemli? Çünkü yanlışlıkla AV düğüm blok edici bir ajan verilirse ventriküler taşikardili hastalarda ani hemodinamik bozulmaya meydana gelebiliyor. Ancak SVT'li hastalarda genellikle AV düğüm blok edici ajanlara iyi yanıt veriyoruz ve hastayı tedavi etmiş oluyoruz. Maalesef EKG'de VT ve aberrantli SVT ayrımı her zaman bir bakışta mümkün olmuyor. Bunun için dediğimiz gibi bazı kriterlerimiz var arkadaşlar. Bunlar tek tek anlatmayacağım. VT olasılığını anlatan, arttıran birkaç elektrografik bulgular mevcut. Ki bu bulgularımız olduğu zaman veya hastada tipik durumlar varsa bu nedir? İşte hasta 35 yaş üstündeyse
yapısal kalp hastalığı mevcutsa, işte geçmişte iskemik kalp hastalığı, geçirilmiş MI öyküsü, konjestif kalp hastalığı, kardiyomiyopati veya ailede ani kardiyak ölüm hikayesi varsa bu durumlar bizi VT'ye daha çok yaklaştırıyor. Ama aberran yetili SFT'yi de düşündüğümüz zaman hastanın işte önce EKG'sinde geniş kompleks taşikardi ile birlikte Dallon görülmesi ve eski EKG'de Wolf Parkinson White kantarının olması veya hastada adenozin veya vagal manevra ile başarılı bir şekilde paroksismal taşikardinin sonlandırılmış olması. Bunlar varsa VT'ye daha çok yaklaşıyoruz. VT-SVT ayrımı için Burger algoritmaları var. 4 maddeden oluşuyor. Bunları tek tek kısaca bu slaytını anlatacağız. Bu 4 maddemizden herhangi birine evet cevabını alıyorsak biz bu EKG'yi ventriküler taşikardi olarak kabul ediyoruz. Fakat 4 maddenin hepsine birden hayır cevabını alabiliyorsak bunu supraventriküler taşikardi olarak kabul ediyoruz. Bunlar ne? İşte tüm prekardiyal derivasyonunda Ares kompleksinin olmaması, bir prekardiyal derivasyonda Ares aralığının 100 milisaniyenin üstünde olması, A ve disasiyonun olması ve ventriküler taşikardi için morfolojik kriterler. Dediğim gibi bunlardan bir tanesi varsa VT kabul ediyoruz ama tüm sorularımız hayır ise bunu SVT olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Altın kuralımız tüm düzenli geniş kompleks taşikardiler ventriküler taşikardi gibi tedavi ediliyor ve ilk kuralımızı asla unutmuyoruz. Tedaviden kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar. Tedavimiz ne? İşte QRS'imiz dar mı geniş mi? Öncelikle bunu belirteceğiz. Hastamız stabil mi unstabil mi? Hızlı bir şekilde düşüneceğiz ve karar vermemiz gerekiyor. Hastamız unstabil ise kardiyoversiyon arkadaşlar. Stabil ise hız kontrolü için doğru ilacı seçmemiz gerekiyor. Aslında bu kadar basit. Hastayı değerlendiriyoruz. İşte A, B, C, D, E'sine bakıyoruz. Gerekliyse oksijen başlıyoruz. Damarını açıp monitörize ediyoruz. Hastanın vital bulgularına bakıyoruz. Ve 12 derivasyona EKG'mize bakıyoruz arkadaşlar. Geri döndürülen nedenleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Esas amacımız bu. Tedavide hastanın klinik durumu değerlendikten sonra işte taş ağrısı ise 150'nin üstünde mi değil mi? İlk slaytımızda bahsettik. Bizi korkutan, hayati riske sokan esas taşikardi 150'nin üstünde oluyor. 150'nin üstünde ise biraz daha temkinli davranıyoruz. İşte altta yatan nedeni saptamaya çalışıyoruz. Hastanın hava yolu kontrolü, gerekliyse solunumunu kontrol ediyoruz. Oksijen başlıyoruz. Ritmi saptamak için kardiyak monitörünü sağlıyoruz. Kalp bası ve pulse oksimetrede monitörünü sağlıyoruz arkadaşlar. Hastada taşikardiyle birlikte hipotansiyon, akut mental durum değişikliği, şok bulguları, iskemik göğüs ağrısı, dekompasyon kalp yetmezliği ki bu bahsettiklerimizin hepsi hastada anstabilite bulguları oluyor. Eğer bunlar bir hastamızda mevcutsa bu hastamızda senkronize kardiyoversiyonu düşünüyoruz. Tabii hastaya için sedasyonu da hazırlamak gerekiyor. Eğer düzenli dar kompleks taşikardi ise adenozini düşünebiliyoruz bu hastalarda. Senkronize kardiyoversiyonun başlangıç dozu QRS düzenli ise dar QRS'lerde 50-100 jül, bifazik ise 120-200 jül ile başlıyoruz. Monofazik ise 200 jüle tercih ediyoruz. Geniş QRS düzenli taşikardilerde 100 jül, geniş QRS düzenli taşikardilerde ise defibrilasyon tercih ediyoruz arkadaşlar. Bu defibrilasyonun ve kardiyoversiyonun farkı asenkron olması. Senkronize kardiyoversiyon dediğimiz QRS anında uygulanan bir kardiyoversiyon. Relatif refraktör periyot esnasında şok uygulamasını önlüyor. Düşük enerjilerin VF etkisinden sakınmasını sağlıyor. Düşük enerji gerektiren nabızsız VT ve ventriküler fibrilasyon dışı durumlarda uygulanıyor. Defibrilasyon ise nabızsız VT ve ventriküler fibrilasyon durumlarını tercih ediyoruz arkadaşlar. Zaten defibrilasyon tercih ettiğimiz iki durum var. Bunlardan bir tanesi hepimizin de çok iyi bildiği gibi nabızsız ventriküler taşikardi, ikincisi ise ventriküler fibrilasyon. Peki stabil hastalarda ne yapıyoruz? Stabil hastalarda öncelikle 12 derivasyonla EKG'yi görmemiz gerekiyor. Bu hastalarda QRS geniş mi dar mı? Buna bakıyoruz. QRS geniş ise işte vagal manevrayı deneyebiliriz, adenozunu deneyebiliriz. Antiaritmik infüzyon düşünebiliriz ki bunlarda prokanepit, amiodarm ve sotalol tercih ediyoruz. Uzman konsantrasyon düşünebiliriz. Biz bu hastalarda en çok amiodarm tercih ediyoruz arkadaşlar. Eğer QRS geniş değilse damarını açıp 12 derivasyonla EKG'ye bakıyoruz. Yine vagal manevra. Adenozin, ritim düzenlisi tercih ediyoruz. Beta blokörü ve kalsiyum kanal blokörü gerekiyorsa uzman konsantrasyon isteyebiliyoruz. Bunlardan bahsettik arkadaşlar. Tedavi dar QRS'de vagal manevra, karotis üst mesajı, adenozin, kalsiyum kanal blokörleri ve beta blokörler, dar QRS taşikardileri bizim elimizdeki silahlarımız. Geniş QRS taşikardilerde ise amiodarm, prokoinemiz ve sotalol tercih ediyoruz. En çok tercih ettiğimiz acil servislerinde çok detaylı kullandığımız amiodarm var, Corvora. Sonuç olarak hastanın semptomlarının sebebine karar veriyoruz. Hastayı güvenlik çemberine alıyoruz, monitörize edip damar yolu açıyoruz. Hasta hipoksemik ise oksijen tedavisi başlayabiliyoruz. Hasta stabil ise QRS'ini değerlendiriyoruz. Stabil, unstabil hastayı belirliyoruz.
Gerekliyse kardiyoversiyonu geciktirmiyoruz ve en önemlisi monitörü değil hastayı tedavi ediyoruz arkadaşlar. Birkaç EKG örneğimiz var. Bu ventriküler taşikardi, monomorfik ventriküler taşikardi, bu polimorfik ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, bu kaba dalgalı, altta da ince dalgalı ventriküler fibrilasyon, bu torsal depointes, bunlar çok klasik EKG bulguları, bilmemiz gerekiyor bunları. Yetişkinlerde nabızlı taşikardi algoritmasını burada tek slaytta özetlemişiz, hepsini anlattık zaten. Hastanın klinik durumunu değerlendiriyoruz. İşte taşikardi üzerinin üstünde mi, değil mi? Altta yatan nedeni saptıyoruz ve onu tedavi ediyoruz. Hastayı monitörize ediyoruz, hava yolunu koruyoruz. Hasta anstabil mi, stabil mi? Bunu kararını veriyoruz. Hasta anstabilse elektriksel tedavi düşünüyoruz, stabilse IV antiaritmik tedavi düşünüyoruz. QRS ikinci basamağımız. QRS'lere bakmamız gerekiyor. Geniş mi, dar mı? Geniş QRS'lerde işte damar yolu, mümkünse 12 deviasyonda EKG, eğer düzenli bir ritmimiz varsa adenozin, sonrasında antiaritmik tedavi, eğer gerekirse uzman konsültasyonu. Aynı şekilde eğer QRS'ine geniş değilse damar yolu, yine 12 deviasyonda EKG, vakal manevra, adenozin. Burada tercih ettiğimiz ilaçlar daha çok beta blokör, kalsiyum kanal blokörleri. Eğer gerekiyorsa yine bir uzman konsültasyonu düşünebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Varsa bir soru ya da Çok teşekkür ederiz Muhammed Bey bize salon adına. Salondan soru katkı var mı? Bir şey anlaşılıyor herhalde. Yani şimdi o ritimleri herkes soralım mı yoksa biz? Ben sorayım salona. O ritimler çok önemli. Muhammed Bey'in gösterdiği. Yani öyle bir şey ki onları şöyle yavaş yavaş bir geçebilir miyiz? Şimdi bunlar tabii ölümcül olabilecek ritimler dediğimiz. Hakikaten hani böyle hızlıca müdahale edilmesi gereken. İşte bir şok dalgasıyla, bir şok vermekle, defibrilasyonla değil mi? Çok hızlı bir şekilde hastayı hayatını kurtarma şansı olabilecek bir ritim bunlar. Dolayısıyla çok iyi tanımamız gerekir derken bunu kastediyorum aslında. Salondan soru. Buyurun Behçet Hocam. Ne zaman? Mikrofonu vereyim mi? Teşekkür ederim güzel soru için. Kısa bir şey. Bu aritmi ama stabil hastalarda başlamadan hastada bir eko yapıp tromboz açısından değerlendirmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Onu söyleyeyim. Hocam aslında günümüz şartlarında eko artık kolay ulaşılan bir şey. Her hastaya eko bakmakta fayda var. Özellikle AF'lerde bu önemli. Eğer hastanın daha öncesinde bir akut AF'si bilinmiyorsa, biz bunu akut AF gibi tedavi edeceksek, bu hastalarda mümkünse tüm hastalara eko bakmakta fayda var. Bakılması gerekir. Hani özellikle atrial trombosu var mı yok mu? Veya biz buna işte heparin tedavisi başlayacağız mı? Başlamamız gerekiyor mu? Bunun için bir eko bakmakta fayda var hocam. Salondan soru ya da katkı yoksa üçüncü konuşmacıyı sahneye davet etmek istiyorum. Doçent Doktor Mehmet Okumuş, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Şimdi günden beri söylüyoruz, Siirt bal memleketi diye. Aslında bu konuyla ilgisi nedir bilen var mı? Şöyle bir şey yapalım bakalım. Balla bradikardiya. Deli bal duydunuz mu? Deli bal. Gerçi buradakiler akıllı bal değil mi Sayın Müdür? İnşallah. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Siz beni tanıdınız, ben sizi tanımıyorum. Şimdi kaç kişi doktor? Tıp öğrencisi, yüksekokul, üniversite öğrencisi, lise,
Hepiniz hoş geldiniz. Memnun oldum sizi görmekten. Şimdi Şimdi merak ettiğim bir şey var. Tıp kelimelerini ne kadar biliyoruz? Çok iyi bilenler, tıbbi literatürü bilenler. Bizim konuştuğumuzu anlıyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, biraz önceki arkadaş Muhammed Bey kalbin koşar durumunu anlattı. Ben yavaş adım halini anlatacağım. Evet, her şeyde bir tanım vardır. Ama bu tanımlar herkes için %100 geçerli değildir. Bakın size fazla bir şey anlatmayacağım. Beni iyi dinleyin. Duyuyor musunuz beni gençler? Size fazla bir şey anlatmayacağım. Ne anlatacağım? Gerçekten önemli birkaç bir şey söyleyeceğim. Bunları eğer öğrenerek çıkarsanız buradan ve de bunları çok öğrenirseniz herkes diyecek ki ya sen bunu nereden biliyorsun? Çok güzel oldu. Tamam mı? Bunları geçeceğim ama şöyle söyleyeyim. Genelde biraz önce doktorumuz ne dedi? İşte 100'ün üzerisi taşikardidir ama 100'ün üzeri riskli bir taşikardi değil mi? Burada da ne diyoruz? 60'ın altı kalp nabız 60'ın altında atarsa biz buna yavaş atın diyoruz. Bradikardi diyoruz. Bradikardi diyoruz. Ama ne diyor? Kılavuzlar bizim işte referans aldığımız kılavuzlar diyor ki 50'nin altında atarsa ve de belli bir süre duraklarsa kalp o zaman bu hastalar riskli hastalar. Evet birçok durum var buna sebep olan. Şimdi her insanda olmaz ama sporcularda, güreşçilerde, atletlerde yani ağır kondisyon çalışan insanlarda kalp yavaş atabilir. Neden? Sinir sistemi öyle gelişir ki artık vücut, kalp de büyür, damarlarda ne yapar? Genişler. Kalp normal insanlardakinden daha yavaş atar. Ne zaman? Normal durumlarda. Siz bunu gördüğünüzde vay bunun kalbi yavaş atıyor. Bu hasta diyemezsiniz. Ne yapmıştır? Vücut ona adapte olmuştur. O yüzden bu tip durumlarda normal olabilir. Ne zaman? 60'ın altındaysa kalbin hızı. Onun haricinde hastalıklar varsa ne yapar? Kalbin hızını yavaşlatır. Evet, kalbin hızı yavaşlamasının sebebi bu arkadaşlar. Bakın bu kalbin elektrik sistemi. Bir yerden elektrik akımı geliyor. Kalbin ne yapıyor? Kaslarına yayılıyor. Kalbin kaslarına ulaşınca o elektrik ne yapıyor? Kalp atım gerçekleştiriyor. Düşünün böyle bir durumu kalp dakikada yaklaşık olarak 80 defa yapıyor. Şimdi buradaki herhangi bir bozukluk nerede olabilir? Uyarı merkezi burası. Buradan çıkar. Uyarı az olursa o zaman olur. Ne olur? Buraya uyarı geliyor. Burada uyarı yavaşlayıp kalbe dağılıyor. Eğer buradaki yavaşlama aşırı olursa kalp yine yavaşlıyor. Bakın burası var ya mucize. Mucize neden biliyor musunuz? Aslında elektrik akımı hızlıdır değil mi? Öyle mi değil mi? Elektrik akımı çok hızlıdır. Bakın buradan çıkan uyarı burada yavaşlamazsa AV nod dediğimiz nod var. Sinüs nodu burası. AV nodla kalp hızı yavaşlamazsa ne olur? Elektrik akımı yavaşlamazsa kalp bir bütün olarak hemen kısılır. Ne olur? Kaynak israfı. Fizyoloji bu. Eğer burada yavaşlarsa ne olur? İlk önce kalbin atriyumları kasılır. Ne yapar? Ventriküllere yani büyük odacıklara ne yapar? Kan dolar. Kan dolar da olmaz ne olur? Buradaki yarı kalp hızlı bir şekilde uyarır. Sonra ne yapar? Kalp %100 vermeye çalışır neredeyse. Bunu hiçbir makine yapamıyor şu anda. Nasıl güzel bir şey değil mi? Evet herhangi bir yerde burada. Bakın şu seviyede, bu seviyede bir aksaklık meydana geldiğinde kalbi ne olur? Hızı yavaşlar. Kalbin hızının yavaşlaması aralıklı da olabilir, ısrarlı da olabilir. Aralıklı olursa ne olur? Yani hastalık başlar devam eder. Ama bazen ne olur? Girip çıkar. İntermitten dediğimiz o. Evet, yavaşlamanın şiddeti önemli. Bir de kalbe etkisi önemli arkadaşlar. Kalbe etkisi. Kalbe nasıl bir etkisi? Kalbin kanı pompalama etkisi. Şimdi hasta geliyor bize, 40 nabzı var. Hiçbir şey yok. Hasta geliyor, 50 nabzı var, bilinci yok. Neden oluyor bu? Vücudun tolerans göstermesine bağlı. Eğer beyne kalbin o anki hızı
yeterli kan pompalayamıyorsa ne oluyor? Beyin devre dışı, yani bilinç kaybediyor. Eğer buna biz hemodinamik instabilite diyoruz. Ne oluyor? Hemodinamik bozulursa, yani beyne yeterince kan gitmezse ne olur? Beyin devre dışı kalır. Bayılır insan. Senkoptan bahsedeceğiz. Senkopun adı budur. Beyne yeterince kan gitmeyince sağlıklı bir kişide. Koma durumu yok, ilaç alınıyor, hiçbir şey yok. Beynin aktivitesini azaltan hiçbir şey yok. Kan gitmediği zaman bayılan kişiye senkop geçirir. Ne yapar? Yere düşünce toparlar, kan beyne gitmeye başlar, o zaman ayılır. Senkopun tanımıdır, koma değil. Evet, eğer ısrarcıysa yani ne yapıyor? Kalp hızı yavaşladı ve devam ediyor. Ve kişi bunu tolere edebildi, bayılmadı. O zaman ne oluyor bu kişiler? Yorgun hissediyor kendisi. Çarpıntı olduğunda ne yapıyor? Kalbi küt küt atıyor. Ama bunu da hissedemiyor. Ama bunun da farkında değil. Çünkü hissediyor musunuz şu an siz? Kalp atıyor. Hayır. Elinizi dokunursanız hissedersiniz. Evet, ne yapıyor? Konsantrasyon bozukluğu var. Şu anda beni dinlemeyen var mı? Konsantrasyon bozuk olan var mı? Yok. Sersemlik olabilir. Nefes darlığı hissedebilir. Hani sigara içerken bazen bir nefesiniz darılıyor ya. Kaç kişi içiyor? İçmeyen sigara takdir ettim. Evet. Bir de egzersiz intoleransı arkadaşlar. Bakın kalp yavaş atıyor. Siz ne yapıyorsunuz? İşte bir yere içmeye çalışıyorsunuz ve arkadaşlarınız koşuyor, siz koşamıyorsunuz. Hasta koşamıyor. Ne yapıyor? Kalp cevap vermiyor. Normalde siz ayağa kalksanız oturduğunuz yerde hemen kalbiniz artır. Koşarsanız kalp 100'ün üstüne çıkar, 120'ye çıkar hızı. Ama burada ne yapamıyor? Kalp cevap vermiyor. Neye? Vücudun isteğine. Kaslar çalışıyor ama kalp ne yapıyor? Yeterli kan pompalamıyor. Ne yapıyor bu kişi? Diyor ki ben koşamam. Nefes kalıyorum, koşamaz. Ne yapar bu kişi? Egzersize karşı tolere edemez. İntermittan ara ara gelip gidiyor. Bu daha vurucu. Ne yapıyor? Bir olduğunda kişiyi yere seriyor. Bayılıyor yani. Göğüs ağrısı oluyor, bulanık dönme başlıyor. Yani bu kişi ayakta duramıyor. Böyle bir şey oldu. Ne olduğunda kalp hızı yavaşladı. Bunun birçok sebebi var. Yaşlılıkta bunlardan birisi, ilaçlar var bunlardan birisi. Kalp krizi. Arkadaşımız biraz önce bahsetti. Kalp krizi de ne yapar? Bu bahsettiğim elektrik sisteminin herhangi bir yerinde doku lübüne sebep olur. Orada normal iletim olmazsa ne olur? Kalp normal işlevini yerine getiremez. Evet bakın, biraz önce göstermiştim. Burası sinatronot. Elektrik akımının çıktığı yer, burada yavaşladığı yer. Bunlar da dalları. Herhangi bir yerde yavaşlama olduğunda veya blokaj olduğunda, kesinti olduğunda ne yapar? Kalp hızı istenen seviyeye çıkamaz, düşer. Şimdi kalpte şöyle bir şey var. Yukarıdaki komutandır, generaldir. Ortadakiler işte subaydır, alt taraftakiler de erdir. Şimdi yukarıdakinin hızı genelde 60-80, ortadakinin hızı 40-60, en alttakinin hızı da 40'tır. Bakın bu fizyolojiktir. Yani yukarıdaki hızlı, ortadaki yavaş, en alttaki nedir? Çok yavaş. Bu kalbin kurtarıcı refleksidir arkadaşlar. Kalbin herhangi bir yerde bozukluk olduğunda kalp hücrelerinin her biri ne yapabilir? Uyarı çıkartabilir, elektrik üretebilir kalbin ne yapması için? Atması için. Eğer bu yukarıdaki general out olursa ne yapıyor? Emir veremiyor yukarıya. Yukarıdan aşağıya. O zaman ortadan bir tanesi çıkarsa derse ki benim emrim olacaksınız, o zaman diyorsunuz ki otomatik olarak bu 40 ile 60 arasında. Eğer burada da ses çıkmadı, burası da hasarlı, o zaman buradan bir yerden çıkıyor, o da ne yapıyor? 40'ın altında oluyor. Ne yapıyor? Eğerlerden birisi diyor ki komutan benim, ben çıkartıyorum. Pekala, biraz önce arkadaşımız bahsetti. 100'den fazla komutan olmaya aday eğer çıkarsa ne olur? Hı? Ne olur? Curcuna olur. Bunun adı neydi? Ventriküler fibrilasyon. Arkadaşımız bahsetti. Evet. Birçok sebep var. Kullandığımız ilaçlar da buna sebep oluyor. Kalp krizi geçirenler de kullanıyor bu ilaçları. Herkes kullanabiliyor bu ilaçları. Doktora reçete ettiğinde bu ilaçlardan fazlası ne yapıyor? Kalbi yavaşlatıyor. Evet. Şimdi bak burası çok önemli. Şimdi EKG'yi bilmeyen, elektrokardiyografiyi bilmeyenler buraya baksınlar. Şimdi bir şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz. P dalgası.
P dalgası, tabi burada şu anda normalini göstereceğiz. P dalgası genelde bütün doktorların bakmayı ihmal ettiği dalgadır. İhmal edilmiş yetim çocuktur. Neden? Herkes şu şeye bakar. Kalbin neyine bakar? Koares makinesine bakar. Nedir o? Kalbin kasılmasını iyi gösterir. Nasıl? Ama P dalgası nedir? Emir veren komutan, general o. Bakıyorsunuz, hiçbir general birbirine benzemiyor. P dalganın hiçbirisi birbirine benzemiyor. Başka yerlerden uyarı çıkıyor. Başka yerlerden komut geliyor. Neden? P dalgası hiçbirisi birbirine benzemiyor. Bakıyorsunuz, P dalgası Koares'e bitişikle ters. İşte burada şunu bilmeniz gerekiyor. P dalgası nerede negatiftir, nerede pozitif? Bunu bilmeniz gerekiyor. Bakın bir de P ile Koares arasındaki ilişki. Bunlar arasında çok düzenli bir ilişki vardır. Evlilik gibi. Çok düzenlidir. Ama bakın burada P dalgası var, Koares yok. P dalgası var, Koares yok. P dalgası var, bir tane Koares var. Bakın burada P dalgası var, Koares var. P dalgası var, Koares var, P dalgası var. Şurada bakın bir tane P dalgası var, Koares var. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Her P ile Koares arasındaki ilişkiye bakmanız gerekiyor. Bakın bunlar önemli. Evet. Normali bilemezseniz ne yapamazsınız? Anormali tanıyamazsınız arkadaşlar. Bu normal nedir? Sinüs ritmidir. Ritim bakarken hiç not alanınız yok. Öğrenemeyeceksiniz bana. Fotoğrafını çekin veya şeyden tekrar internetten. Bakın bir EKG okurken ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İlk önce ritme bakıyorsunuz. Ritim düzenli, bütün Koares dalgaları arasındaki mesafe aynı mı? Ona bakarsın. Hızlı bir şekilde. Hızlı nasıl? Bradikardi, taşikardi demek için hızını ölçmeniz gerekiyor. P dalgasına bakacaksınız. Bak bu Koares'e bakmadan P dalgasına bakıyorsunuz ha. General ne yapıyor? Ona bakacaksınız. Hep aynı mı general? P dalgasına bakıyorsunuz. Sonra P Koares ilişkisine bakıyorsunuz. Aşk nasıl? Devam ediyor mu, etmiyor mu? Aynı seviyede mi? Ona bakıyorsunuz. Ve Koares şekli. Evet, asıl burası. Biraz önce arkadaşımız bahsetti Muhammed Bey. Koares dalgası geniş mi, dar mı? Ona bakıyorsunuz. Sonra ST dalgası ve derivasyonlar. Onlar da önemli. Arkadaşlar bahsediyor. Evet, P dalgası normalde nasıldır? Normalde arkadaşlar P dalgası derivasyonları çoğu bilmiyorsunuz ama pozitiftir. Onun elektrofizyolojisi farklı. EKG kursuna gelirseniz anlatacağım. Bir de PP intervali var. Yani bütün EKG'lere baktığınızda P aralıklarını ölçerseniz hepsiniz nasıldır? Aynıdır. Ve Koares dalgaları, Koares dalgasını ölçerken biz Koares demiyoruz, R dalgası diyoruz. Bir tane referans noktası almamız gerekiyor. R dalgaları arasındaki mesafe ile PP arasındaki mesafe aynıdır, eş zamanlıdır. Evet, Brady hareketlerde ne oluyor arkadaşlar? Hız düşüyor, sinüs duraklaması oluyor. Ve de Brady hareketlerde sinüs dalgası normal yerden çıktığı için normal sinüs ritmindir ama nasıldır? Yavaştır. Brady hareketlerde. Şimdi bakalım ne varmış? Bakın. Şöyle bir şey var. Normal bir atım gelirken şurada ne olmuş? Bir duraklama olmuş. Siz tabii şu anda çoğunuz EKG'den nasıl hız hesaplandığını bilmiyorsunuz. Şu anda şu görüyorsunuz değil mi? Büyük kareyi, şuradaki büyük kareyi. Onun süresi arkadaşlar 0,2 saniye. Yani 5 tane büyük kare 1 saniye yapıyor. Burada ne kadar varmış? 17,5 kare saymışım ben. 3,5 saniye. Bakın şuradan sonra P dalgasından sonra şu P dalgasına kadar 3,5 saniye hiçbir uyarı çıkmamış. Ne olmuş? Kalp durmuş. Ondan sonra P dalgası komutan nereden devreye giriyor? Atmaya başlıyor. Bu bizim için önemli. Neden? 3 saniyenin üzerinde olursa hastalıklıyız diyoruz. Normalde 1-2 saniye durabilir kalp zaman zaman sağlıklı kişilerde. Sinüs diyor ki, genelde diyor ki çıkartmıyorum diye, hadi kasılıyorsan kasıl, kasılmıyor kalp bekliyor. Kasılabiliyor da onun da başka şey var, onu anlatacağım. Evet, gördüğünüz gibi burada da ne olmuş? Sinüs arrest olmuş arkadaşlar. Sinüs gördüğünüz gibi P dalgası olunca sinüs oluyor. Bakın şurada Koares'ten önce, bak dedik ya, aşk nasıl, var mı yok mu? Bakın şurada P yok. Ama ne var? Koares dalgası var. Hayda, ne oldu? P'siz Koares olmazdı. Yukarıdan emir gelecekti. Ne demiştik? Yukarıdan emir gelmezse koruyucu ne var? Ortadaki devre var. Ne var? Subaylar var. Ne yapıyor bunun hızı? 40-60 atıyor normalde. Bakın burada ne var? P dalgası yok, Koares var. Tek taraflı aşk yani. Ne oluyor burada gördüğünüz gibi? Eğer bu devam ederse bu şekilde devam edecek. Eğer P devreye girerse
P dalgası ama burada sinüs arrest olmuş abi. Sinüs düğümü stop, durmuş. Evet. Kavşak ritmi dediğimiz işte o AV not dedik ya, yavaşlatıyordu hızı. Kalbin kasılması için içine kan dolmasını sağlayan bir mekanizmaydı. Ne yapıyor? Kavşak ritmi diyoruz buna. Nodal ritim diyoruz, AV nod ritmi. Junctional ritim de deniyor. Sinüs nodu işlevsiz, yani sinüs çalışmıyor. AV nodu ne yapıyor? O bahsettiğim o nod ne yapıyor? Pacemaker özelliğini kazanıyor. Ne yapıyor? Uyarıcı özelliğini kazanıyor. Kendi kendine. Kanlanması iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Sinüsün kafası dönmüş, kan gitmiyor. Ne yapıyor oraya? O zaman AV nod devreye giriyor. Ve ne oluyor? PR intervali yoktur bunda. Çünkü P dalgası yok veya kısadır. Şimdi burada blok olmadığı için evet, PR intervali var ama farklı olur. Şurada gösterelim. Bakın. Şimdi uyarı ne yapıyor? Bakın şurada gösterelim. AV nodumuz burasıydı. Herhangi bir blok yok. Buradan uyarı çıktığında bir iletkene herhangi bir yerden uyarı verirseniz iki tarafa doğru gider. Baştan verirseniz diğer tarafa gider. Ortadan verirseniz her iki tarafa da ne olur? Elektrik akımı gider. Burada da öyle oluyor. Gördüğünüz gibi burada uyarı çıkıyor. AV nod dediğimiz yer burası. Buraya uyarı çıkınca junction'ın kavşak ritmiydi. Hem ventriküllere geliyor hem atriumlara geliyor. Atriumlara tersten gidince ne oluyor? P dalgası negatif oluyor ve kısa hemen, çünkü burada bekleme süresi yok artık. Bazen ne oluyor? Ventrikül kasılırken Fouris dalgasının içerisinde P dalgaları gözüküyor. Yani iç içe giriyor. Karışık bir ilişki. Bir yönünde bir arkasında. Evet. İdioventriküler ritim artık AV nod da çalışmıyor burada. AV nod da çalışmıyor. Sinüs de çalışmıyor. Ne yapıyor? En alttan ne var? Uyarı var. En alttan uyarıda nasıl arkadaşlar? 40 dakikada 40'ın altında. 40 ne yapıyor? 30 atar. 35 atabilir kalp. Evet. QRS nasıl arkadaşlar? Geniştir. Neden? Normal iletim sistemin dışına çıkarsa kalbin QRS'in şekli genişliyor. Çünkü ne yapıyordu? Normal iletim sisteminde elektrik akımı hızlıca kas hücrelerine dağılıyor. Kısa bir QRS oluyordu. Burada artık öyle bir durum yok. Komşuluk yoluyla iletiliyor elektrik akımı. O zaman ne oluyor gördüğünüz gibi bakın. QRS dalgamız genişliyor. Evet, burada P dalgası var mı? Burada da P dalgası var. Gördüğünüz gibi burada P dalgası var. Hepsinde P dalgası var. P dalgası ne yapıyor? Ta ventrikülün altından, bakın şuradan. Çünkü şöyle bir şey var. Burada bir tane membran var arkadaşlar. Buradan şuraya elektrik geçmez. Ne yapması gerekiyor elektrik geçmesi? Şuraya ulaşıp buradan geri yukarı çıkması gerekiyor. O yüzden zaman alıyor. Nerede? QRS'in son dalgasında ortaya çıkıyor. Evet, buraya kadar anladınız mı? Hızlı anlatın. Bloklara fazla girmeyeceğim. Çünkü kafanız iyice karışır. Evet, uyarı konusu süremiz de bitmiş. Şimdi bunlar biraz hızlı geçemedim size detaylı anlatmak için. Burada da blok var. Sinüs hasta değil, sinüsteki not uyarı aşağı inmiyor. AV not seviyesinde blok oluyor veya onun altında blok oluyor. O bilseniz yeterli. Önemli olan şunlar arkadaşlar. Acil müdahale için kırmızı bayraklar. Yani bir insan, bir hasta bradykardi olduğu zaman, kalp hızı yavaşladığı zaman hangi durum tehlikeli? Hasta anstabilse. Yani hasta başını kaldırıp size bakamıyorsa arkadaşlar kısacası. Başını kaldıracak takat yok, gözünü açacak takat yok. Beyne kan gitmiyor. Plastik yatıyor. Kısacası anstabil bu. Göğüs ağrısı tarifliyorsa hem kalbi yavaşlatıyor hem de göğsüm ağrıyor diyor. Birinci yerinde ama göğsüm ağrıyor. Bu nedir? Göğüs ağrısı. Kalp krizi geçiriyor. Kan dolaşamıyor, kalbi besleyemiyor. Kendi pompaladığı kan kalbe gitmiyor. O kadar yavaş. Ve bilinç değişikliği. Bunlar anstabilite, hipotansiyon, tansiyon düşüklüğü bunlarda. Evet, ağır bradikardi, hız 30'un altındaysa ne dedik? Kişinin bedenine bağlı değil mi? Eğer kalp yeterli pompalayabiliyorsa, vücut buna bir cevap veriyorsa, hasta geldi bize 25. Geziyor ortalıkta. Bir daha baktık yine 25. Tansiyon da normal. Vücut tolere etmiş. Beyne bile kan pompalıyor 25'le. Ama herkeste olmaz. Bir kere veya 2 defa. Evet. Bu hız yatan kişide bile olsa ne yapar? Kalbin ritmini bozar. Kalpte ne yapar? Ventriküler fibrasyon dediğimiz o curcunaya, kalbin artık atlamaz hale gelmesi. Evet.
Senkop. Kalbin hızı o kadar yavaş ki kişi bayıldı. Normalde ne demiştik? Bayılan kişi yere düştükten sonra belli bir süre sonra ayılır. Bu ayılamıyor. Ne demek o zaman? Risk var. Evet. Kişi ne yaptı? Top oynarken yere düştü, bayıldı. Çok olur. Çok olur gençlerde. Halı sahalarda olur. Top oynarken yere düştü, bayıldı. Çok riskli. Kalp yetmezliği bulguları. Aile hikayesi. Bunun abisi de böyle olmuştu, öldü. Bunun abisi, babası da böyle olmuştu, kalp pili var. Eğer böyle bir şey varsa bu kişi risk altındadır. Acilen bu hastaya müdahale gerekir. Evet, bu tip durumlar varsa bu hastalara ilaç değil arkadaşlar ne gerekiyor? Kalp pili gerekiyor. Bu hastalara kalp pili takmak gerekiyor. O zamana kadar ne yapabiliriz bu hastalara? Atropin, adrenalin, epinefrin, dopamin verebiliriz. Ne zamana kadar? Hastaneye yetiştirelim. Teşekkür ederim. Biraz hızlı anlattık. Biz bunu normalde 1 saatte anlatıyoruz. Böyle işle derinlemesine anlatıyoruz. 20 dakikada sığdırdık. Aklınızda bir şey kaldı mı? 1. Kalp yavaş atarsa, bilinç giderse acil. Yeter mi? Ne kadarız? 40'ın altındaysa. İyisiniz. Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Tabii bir taraftan da moderatör olduğu için toleransını anlamışsınızdır. Gerçekten interaktif sunumu nedeniyle teşekkür ederiz. Ben ısrarla şey yapıyorum ama Siirt'te acilde çalışan arkadaşlarımızdan Siirt Devlet Hastanesi acilde bu deli bal zehirlenmesi gelmiyor mu? Pek gelmiyor burada. Hocam, Başar Hocam, buradakilerin hepsi akıllı balmış. Güzel. O zaman giderken bir şey yapalım. Son konuşmacımız Ankara Şehir Hastanesi'nden Doktor Bülent Güngörer. İnsanın en önemli hasreti olan, en önemli özelliği olan, belki de en değerli şeylerden bir tanesi unutmanın ne diyelim, unutmamayla ilgili, neyi unutmamamız gerektiğiyle ilgili bir sunum yapacak. Özellikle EKG'de. Buyurun. Sayın Başkanlarım, Sayın Hocalarım, değerli katılımcılar. Ben Bülent Güngörer, Ankara Şehir Hastanesi'nde acil uzmanıyım. EKG'de unuttuklarımız, başlıklı ama unutabileceklerimiz, hatta unutmamız gerekenlerden de bahsedeceğim biraz. Şöyle ki, tüm bilimlerde, özellikle tıpta ve özellikle bizim acilimizde unutmamamız gereken tüm bilgileri güncel tutmamız gerekiyor. Tüm textbooklar, tüm guideline'lar, bunları güncel tutmamıza yardımcı olmakta. Ama bunları güncel tutsak bile önemli olan acilde hızlı olmamız. Bu tüm bilgileri efektif ve acil şekilde kullanabilmemiz. Yoksa hepsini bilmemizin de çok bir anlamı yok. EKG'yi 1900'lü yıllarda ilk defa fizyolog olan William Einthoven keşfetmiş. İlk yaptığı EKG 270 kilo ağırlığında. Resmde de gördüğünüz gibi muhtemelen o kovaların içinde sularla elektrik akımlarını ölçüyor ama sağ bacağa dikkat ettiğimiz üzere topraklaması da mevcut. Şimdiki EKG'nin tamamen mantığı ve Einthoven üçgeninde mantığını bulan kişi kendisi. Bununla da zaten Nobel Tıp Ödülünü almış. Mehmet Hocam bahsetti, kalbin kendine özgü bir uyarı sistemi var. İşte uyarıların çıktığı yerler, aktarıldığı yerler ve dağıldığı yerler mevcut. Bunlar sinüs düğümünden çıkıyor. Oradan AV nodu, oradan istemetleri sağ ve sol dallara ayrıldıktan sonra sağ dal tekrar kendi içinde anterior ve posterior dallara ayrılıyor ve tüm ventriküle bu şekilde tüm hücreler arasında bağlantılarla ileti sağlanmış oluyor. Bu da o iletinin trafiksel bir şekilde olduğuna dikkat edeceğimiz James Fibers ve Kent
Ayrıca 2 yolağımız var. Bir sendromumuz var. Birazdan bahsedeceğiz. Bu sendromda bu 2 yolak kullanılmakta. Temel elektrofizyolojisi kalbin istirahat potansiyeliyle başlıyor. Bu ne demek? Kalp kas hücresinin hücre içi ve hücre dışı arasındaki elektriksel potansiyel farkı. Hücre içinde potasyum, hücre dışında sodyum iyon konsantrasyonu yüksek. Bu da eksi 90 milivoltta bir istirahat potansiyeli oluşturuluyor. Burada sonrasında aksiyon potansiyeli gerçekleşiyor. Bu ne zaman başlıyor? Kalp kas hücresinin uyarılmasıyla başlıyor. Burada ya hep ya hiç kuralı geçerli. Yani ya kasılacak ya da uyarı vermeyecek kalp. Uyarılma sonucu sodyum iyon kanalları hücre içine giriyor. Potasyum ve klor iyonlar da hücre dışına çıkıyor. Hücre içi pozitif, hücre dışında negatif yüke sahip oluyor. Biz buna depolarizasyon diyoruz. Bu da grafiksel olarak gösterimi fazlara ayrılmış bu elektrofizyolojide. Faz 0 kısmı aslında depolarizasyon kısmı. Hem atriyumların hem ventriküllerin. Burada ne oluyor? Bu çok kısa sürüyor, birkaç milisaniye sürüyor. Hücre içine hızla sodyum kanalları ve kısmen de kalsiyum girişi başlıyor. Bu aşağıdaki şeyde de görülüyor. Faz 1'de bu hızlı ve erken depolarizasyon. Fazla sodyum kanalları girişi duruyor ama kalsiyum kanalları girişi kısmen de olsa hızlı bir şekilde devam ediyor. Faz 2 plato fazı. Bu fazda atriyumlarda PR, ventriküllerde ST segmenti oluşuyor. Faz 3'te geç depolarizasyon fazı. Burada potasyum çıkışı ile gerçekleşiyor hücre dışına. Repolarizasyon da gerçekleşmiş oluyor. Faz 4 ise az önce bahsetmiş olduğum eksi 90 milivoltluk istirahat potansiyeline kalbin geri dönmesi. Bu bir sadece atımı görüyoruz bu grafiksel şeyde. Burada da anlatıyor. 1 numara atriyumların depolarizasyonu P dalgası oluşuyor. 2 numara PR mesafesi A venoda kadar geçen ve kısa bir beklemenin olduğu evre. 3. evre Q dalgasının oluştuğu, septumun uyarıldığı ve tüm ventrikülünde depolarize olduğu 4. evreyi görmekteyiz burada. Aynı şekilde burada mor şekilde boyalı olarak anlatıyor. Hangi dalganın hangi aşamada oluştuğu, hangisinde depolarizasyon gerçekleşti, hangisinde kasılma gerçekleşti. Dediğimiz gibi P dalgası atriyumun depolarizasyonu, ventrikülün depolarizasyonu QRS dalgası, T dalgası da ventrikülün depolarizasyonu. Atriyumun repolarizasyonu QRS'in ventrikülün depolarizasyonu içinde kaybolmakta. Kabaca EKG ritmi bu şekilde oluşmakta, EKG ritminden. Burada unutmamamız gereken önemli yerlerden bir tanesi aslında EKG'yi bağlamakla başlıyor. EKG'nin doğru bağlanması gerekiyor. İşte hangisine kırmızı, hangisine sarı, hangisine yeşil topraklamanın hangisiyle yapılacağı burada çok önemli. Önemli birazdan göreceğiz. Aynı şekilde göğüs derivasyonlarında işte 4. interkostal aralık ve 5. interkostal aralıkta tüm göğüs derivasyonları bağlanıyor gördüğümüz gibi. Derivasyonlar nasıl ayrılıyor? Bunlar da bipolar, unipolar ve göğüs derivasyonları olarak. Bipolarlar 1, 2 ve 3. derivasyonlar. Unipolarlar ise AVR, AVL ve AVF dediğimiz ve göğüs derivasyonlarda ve 1'den 6'ya kadar geçen derivasyonlar. Burada EKG'yi çektikten sonra da ne baktığımız ve ne gördüğümüz çok önemli burada. Burada 2 tane örneğimiz var. Şöyle ki baktığımız zaman az önce Mehmet Hocam da bahsetti. P dalgaları evet var. Onu takip eden QRS'ler onlar da var. Hızı 90 ile 100 arasında tahmin olarak birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Ama dediğimiz gibi az önce de bahsi geçti. Kimse P dalgasına bakmamakta. Özellikle D1'de gördüğümüz gibi tamamen ters dönmüş şekilde D1. Burada ilk unutmayacağımız şey EKG'nin doğru bağlanması. Gördüğünüz gibi burada EKG yanlış bağlanmış ve D1'de hepsi negatif. Aynı şekilde bu örneğimizde de D1 gördüğümüz gibi normalin tam tersi. Aynı zamanda burada QRS'teki A dalgalarında da bir amplitüt kaybı var. Burada da hastamız ters. Bu da bir dextrokardiya EKG'si. Buna dikkat etmemiz gerekiyor, unutmamamız gerekiyor. Peki çektik EKG'yi nasıl inceleyeceğiz? Kendimize göre bir şema oluşturmamız lazım. En uygunu da acil için bu. Normalde bunun çok kapsamlar da var ama biz acilde dediğim gibi bilgilerimiz güncel ve en hızlı kullanılır şekilde olması gerekiyor. Baktığımız EKG kime ait ve ne zaman çekilmiş bizim için çok önemli. Çünkü EKG'nin üzerinde isim yazmazsam tüm EKG'ler, tüm EKG kağıtları bir acil standart.
bir EKG herkesin olabilir. Çekiliş saati bizim için önemli. Çünkü EKG'deki değişiklikleri görmek istiyoruz. Özellikle kalp krizlerinde çekiliş saati, dakiklası dahi bizim için çok önemli. Hukuki olarak da bunları mutlaka belirtmek zorundayız. İsmini, saatini, kime, ne zaman, hatta kimin çektiğini bile yazmamız gerekiyor üzerine. Bu nasıl, standart bir çekim mi? Çekim kalitesi nasıl? P dalgaları var mı? Her P dalgasını QRS takip ediyor mu? Kalp hızı nasıl? Aralıklar ve dalgalar normal mi? Ya da anormal mi? Bunlara tek tek üzerinden geçerek bahsedeceğiz. Standart bir çekim mi? Standart bir çekim dediğimizde neyi kastediyoruz? Kağıdın hızı 25 mm bölü saniye olmalı. Ve 2 büyük kare 1 volta denk gelmeli. Niye hızı bu şekilde önemli? Çünkü taşikardilerde biz bazen kendimiz de yapıyoruz bunu. Kağıdın hızını arttırarak arada P var mı? Ventriküler taşikardi yoksa supraventriküler bir taşikardi ayırmak için kendimiz de yapıyoruz. Ya da amplitüdünü düşürüp ya da küçültmek için, QRS'in şeklini görmek için bunu kendimiz de yapıyoruz. Aslında çekimden de önce mutlaka EKG'nin kontrol edilmesi gerekiyor. İkinci unutmamız gereken de bu. Nasıl çektiğimiz ve standart bir çekim mutlaka bakmamız gerekiyor. P dalgası var mı ve her bir P için QRS var mı? Bu bizim için ne için önemli? Az önce de bahsettik. Her P'den sonra QRS gelmeli. P'ler düzenli olmalı ve PR mesafesi standart olmalı. Birazdan mesafeleri de vereceğiz. Peki olmayınca ne oluyor? Bu sefer de bizim için önemli olan burada İ harfi var, gördüğünüz gibi yanan bir İ harfi. İ harfleri yani bloklar var. Bu bloklar bizim için niye önemli acil? Hızlıca gözümüzün önünden geçmeli. Bunlar atlayabileceğimiz durumlar. Bir iskemiyi gösteriyor PR mesafesinin uzaması. Bir afut koroner sendromu yoksa bir inferior kalp krizi mi, miyokard enfarktüsü mü hayretmemiz gerekiyor. Elektrolit bozukluğu mu var? Hiperpotasemide PR mesafesi uzayabilir de blokların her çeşidini görebiliriz. Veya hipokalsemide PR mesafesi gene keza aynı şekilde uzamakta. Intoxlarda tüm hangi ilaçlar? Burada beta blokörler, aynı şekilde verapamil, dildizem veya diğer antiaritmik ilaçlar bunu yapabilmekte. Özellikle az önce de Mehmet Hocam da bahsetti. Deli bal dedikleri özellikle Karadeniz bölgesinde olan tüm bloklarla karşımıza gelebilmekte ve hatta çoğu hastalar vefat etmekte, eksi olmakta bu deli balla gelenler. İnmede özellikle inme vakalarında subaraknoid kanama, serebrovasküler hastalık veya status gibi durumlarda beyin kendini korumak amaçlı, ortalama arteriyel basıncını arttırmak amaçlı, beyin perfüzyonu arttırmak amaçlı özellikle katekolamileri saldığı zaman nörojenik miyokardiyal stand dediğimiz İndirekt de olsa salonu susturmayı başardım. Niyetim buydu yani zaten. Nörojenik miyokardiyal stent dediğimiz kalbin sendelemesi gerçekleştiriyor bu anlattığım mekanizmayla. Enfeksiyonlar, aortik anulosattan infektif endokardit vakaları da gelişen tam bloklar özellikle cerrahi endikasyon olarak geliştiği için, cerrahi endikasyon sebebi olduğu için burada gene çok önemli bizim için İHA'larında ve iatrojenik ablasyon sonrası bu hastalarda kronik olarak PR mesafeleri uzayabilir veya bloklar görülebilir. Kalp hızı nasıl olmalı? Kalp hızı eğer ritim düzenliyse yani arar mesafeleri birbirine eşitse 300 bölü büyük kare yaptığımız zaman kabaca bize işte 70-80 arasında, 100-110 arasında gibi değerleri vermekte. Eğer ki ritim düzensizse, arar mesafeleri birbirine eşit değilse burada ne yapıyoruz? 15 tane büyük kareyi içerisindeki ar dalgalarını sayıyoruz. Çıkan rakamda 20 ile çarpıyoruz. Sebebi de şudur, bir EKG trasesi bu. Gördüğünüz gibi bir küçük kare 0,04 saniye, bir büyük karede 0,2 saniye. 15 tanesini saydığımız zaman da 3 saniye denk gelmekte. Bizim için de 1 dakika önemli olduğundan 20 ile çarpıyoruz. Aralıklar ve dalgalar normal mi dedik? Normalleri ne? P dalgası 0,2 saniyeden küçük olacak. Amplitüdü de 2,5 milimetreden küçük olması gerekiyor. Q dalgası genellikle 0,04 saniyeden yani bir küçük kareden küçük olması gerekiyor. Ve bağlantılı olduğu QRS'den de 1/4'den daha küçük olması gerekiyor.
QRS kompleksi 0,06 saniye ile 0,10 saniye arasında olması gerekiyor ama boyut için herhangi söylenen bir durum mevcut değil. T dalgası için de aynı şey geçerli. PR mesafesi bahsettik, bizim için önemli. 0,2-12 saniye ile 0,20 saniye arasında olması gerekiyor. QTC'de bayanlarda 0,44, erkeklerde 0,98 saniye ama biz bunu kabaca 0,44 olarak alıyoruz tüm verilerde. Yine kez aynı şekilde mesafede. Bu EKG'nin değişiklikler, patolojik değişikliklere göre dakikalar ve görülebilecek değişiklikler. İskemi görüldüğünde ilk 20 dakikada işte sivri T dalgası, herkesin bildiği veya T çökmesi veya ST segment depresyonu görülmekte. Aynı şekilde injüri geliştiğinde patolojik olarak 20-40. dakikada ST segment elevasyonu görülebilmekte. Enfarkt geliştiğinde ise 1-2 saat sonra artık patolojik Q dalgası görmekteyiz. Aksını nasıl hesaplayalım? Aks normalde artı 110 ile eksi 30 derece arasında giden, normalde 45 derece D2 ile aynı yönde hareket eden kardinal aksı mevcut. Bizim için niye önemli? Sol aks ve sağ aksı görmemiz gerekiyor. Bunlar çünkü yeni gelişmiş bir enfarktüsü, özellikle bizim acil dikkat edeceğimiz yeni bir kalp krizinin habercisi olabilmekte. Nasıl hesaplıyoruz? Burada da şuna dikkat edeceğiz. Üçüncü göğüs derivasyonunda R ve S dalgaları birbirine eşit olması gerekiyor ve çok yakın olması gerekiyor. Normal bir QRS'de aks sapması olmadan. Burada gördüğümüz gibi akslar normalde şöyle hesaplanıyor. Her derivasyondaki QRS'de vektörler birbirine toplanarak hesaplanmakta. Mesela D1'deki vektör sayısı 6 ise 6 çentik, D2'deki 5 çentik şeklinde, sonra da matematiksel olarak Pisagor uygulanıp işte derecesi bulunmakta ama bu bizim kardiyoloji olarak hiç de kardiyologların yapacağı bir şey olduğu için acilde bizim aslında bilip de unutmamız gerekenlerden bir tanesi bu. Bizim kabaca bilmemiz gereken D1 ve AVF'de eğer D1 pozitif, AVF'de QRS vektörü pozitifse normal, D1 negatif, AVF pozitifse sağ, D1 pozitif, AVF negatifse de sol aks dememiz yeterli acilde, hızlı hareket edebilmemiz için. Peki V1'de ara hakimiyeti bize neyi verecek? Özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey burada. Eğer bu yeni gelişmiş, eskisini de biliyorsak sağdan biliyor veya sağ ventrikül hipertrofisini bize gösterecek. Bu da bize yeni gelişmiş bir MI'nin habercisi olabilir. Aynı şekilde de V1'deki ara hakimiyeti bize posterior miyokard enfarktüsünün habercisi olabilmekte. Bunun yanında birçok eşlik eden işte Parkinson sendromu, kas hastalıkları, dextrokardi gibi birçok şeyde bize habercisi olabilmekte. Progresyon kaybı bize neler verebiliyor? Geçirilmiş MI'ları bize gösteriyor. Sol dalbilonu gösterebiliyor. Özellikle bayanlarda, obezite özellikle bayanlarda meme dokusundan dolayı karıştırma, ayrıcılarını yapmamızda yardımcı oluyor. Dextrokardi gene dediğim gibi veya masif prever efüzyonlarda. T dalgası nasıl olmalı standartta? Yani standartını az önce gördük ama non-spesifik bulguları var, yukarıda görülenler ama bizim için önemli olanlar bu alttakiler. Alttakilerde de hiperkalemin gördüğümüz gibi sivri T dalgası, erken repolarizasyon bizim için önemli. Resiproklar yoksa bizim için çok da bizim için bir önemi olmuyor. Aynı şekilde iskemiyi gösterebiliyor. T çökmeleri veya uzun QT'yi gösterebiliyor bize. Birazdan bahsedeceğiz onlardan. Aynı zamanda sol dal bloğunda veya P ritminde hasta MI mı? Bizim için bu da unutulmamız gereken 4. aşama. Niye önemli? Bununla alakalı skarbosa kriterleri var. Çünkü taşikardilerde az önce hocamız da bahsetti. Ayrıca tanıcı yapmamız çok zor. Burada da skarbosa kriterlerinde şunlar var. ST elevasyonu ile aynı yöndeki QRS ile aynı yöndeki ST elevasyonu eğer 1 mm'den fazlaysa şurada olduğu gibi hastaya 5 puan verilmekte. Veya aynı yöndeki ST depresyonu 1 mm'den fazlaysa burada olduğu gibi 3 puan verilmekte. Veya aynı yöndeki ST elevasyonu 5 mm'den fazlaysa hastaya 2 puan verilmekte. Burada 3 puan ve üzeri bize MI açısından destekleyici olmakta. Ama bununla getirilmemiş çünkü sensitivitesi çok düşük bulunmuş. Bu revize edilerek yeni bir sistem daha getirmişler, Scorbada sistemine. Burada da ST bölü QRS, S oranına bakılmakta. Eğer 0.25'in altındaysa ve skarbosa kriterleriyle birlikte değerlendirildiğinde sensitivitesi ve spesifitesi %100'e çıkmakta.
birkaç sendromdan bahsedeceğim. Bunları unutmamamız gerekiyor. Bu Parkinson-White sendromu doğumsal bir hastalık. Genetik geçişin olduğunu biliyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi başka ırmaklardan ventriküle geçmekte. 3'lü triyatı var. Delta dalgası, PR intervali kısalıyor ve QRS genişliyor. Örnekte gördüğümüz gibi delta dalgası. Brugada sendromu bizim için önemli. V1 ve V3'te ST elevasyonunu göreceğiz. Şekilde gördüğümüz gibi. Bu da sodyum kanallarındaki bir genetik defekte bağlı ortaya çıkıyor. 4. dekatta çok sık görülüyor. Senkopla gelen hastalarda yakalanma ihtimali ventriküler taşikardinin gösterdiğimiz 3 segmentin %50'lerde, bu yüzden önemli çünkü hastaların kanı fonlaması ani kardiyak ölüm gerçekleşebiliyor. Uzun Q'de aynı şekilde sodyum, potasyum ve kalsiyum kanallarındaki genetik defektlerden dolayı ortaya çıkıyor. İlaçlara ve elektrik bozukluklarına bağlı ortaya çıkabiliyor. Bunlar tanı kriterleri, biraz hızlı geçeceğim burayı da. Gördüğümüz gibi polimorfik bir VT sonrası normal simse dönmüş ama QT mesafesi 0.600'lerde çok uzun QT. Kısa QT'de de aynı şekilde potasyum kanallarının genetik anomalisine bağlı otozomal dominant geçiyor. Burada dikkat edeceğimiz bizim QT'yi hep mesafe olarak 0.4 biliyoruz ama neyin altına biz kısa QT diyeceğiz? 350'nin altına kısa QT diyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Bülent Bey'e çok teşekkür ederiz. Güzel sunumu sebebiyle. Salondan katkı var mı? Sorun var mı? Evet, teşekkür ederiz Bülent Bey. Panelimizi kapatmadan önce sempozyum boyunca sizlere yararlı bilgiler katkı sunan değerli eğitimcilerimize sertifikalarını vermek üzere dernek başkanımız Profesör Doktor Başar Cander hocamızı sahneye davet ediyorum. Evet değerli katılımcılar, tekrar bir araya gelmekten çok mutluyum. İkinci gün Siirt'te çok güzel bir vakit geçiriyor arkadaşlarımız. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Bütün organizasyon komitesine şunu açıyorum. Bana gelen bir mesaj var Siirt'le ilgili, onu okuyayım. Şöyle demişler. Siirt'e hayran olduk. Buraları çok güzel. Bir sürü evliya var. Burası İstanbul'dan daha güzel. Büryanı çok güzel. Siirt fıstığı çok güzel. Bunlar mesaj olarak bana gelenler. Dolayısıyla bu 2 gün bizim için çok dolu dolu geçti. Şimdi tabii burada Türkiye'nin her yerinden çok değerli katılımcıları ağırlamaya çalıştık. Çok değerli hocalarımız ders verdi. Bugünün anısına, Siirt'in anısına onlara da bir teşekkür sertifikası sunmak istiyorum. Değişik saatlerde ayrılacak arkadaşlarımız var. O yüzden bunu araya verdik. Ama öncelikle bu işe duayen isim 20 yıldır omuz omuza, sırt sırta beraber çalıştığımız ATÜDER Genel Müdürü çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Gül'den başlıyorum. ATÜDER'in çok değerli yönetim kurulu üyesi Doçent Doktor Mehmet Okumuş hocamız. Şimdi arkadaşlar bu sertifika törenini yapacağız, bir yere kaybolmayın. Çekiliş yapacağız, kitap vereceğiz. Söz verdik, kongre çekilişi yapacağız. Mutlaka bununla ilgili isimlerinizi yazdırın. Yani kongre çekilişine katılmanız için kapanışa kadar burada olmanız gerekiyor. Onu da bildireyim, kapanışta yapacağız onu çünkü. Yine konuşmacılarımızdan Mümin Karaali.
Bülent Güngör'e, Muhammed Ekmek Yapar, şimdi de diğer konuşmacılarımıza da vereceğiz. Ömer Faruk Aydın, Ömer. Ve yıllarca yine beraber çalıştığım çok değerli takım liderimiz, aynı zamanda Demir'le ilgili lakaplı Sayın Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Zeynep Çakır. Ve yine Katiller'in en önemli isimlerinden bizim en çalışkan, yani arı gibi çalışkan olan Genel Sekreterimiz Profesör Doktor B.C. Dağlı. Becet Hocam yine bir şeyler vermişsin gibi görünüyor. Ve yine çok değerli yönetim kurulu arkadaşımız, birazdan oturum başkanı olacak. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıbbı'nın idari ve eğitim sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuzçu. Yine Ankara Şehir Hastanesi'nden çok değerli yönetim kurulu üyemiz Doçent Doktor Avşin Emre Kayıtmaz. Hocam atlayın beni. Avşin hocam gözlük yanında mı? Evet. Gözlüğü baksak yine gidiyor. Çok değerli üyelerimizden Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Yakup Uslu, yine çok değerli konuşmacılarımızdan Mehmet Şakir Maltaş, Mustafa Boğan. Mustafa Bey burada mı? Tamam. Konuşmacılarımızdan Levent Şahin.
sempozyumun çok değerli sekreteri Bingöl Devlet Hastanesi'nden İlker Akbaş. İlker mütevazı görünüyor ama koskoca sempozyumun sekreteri. Gece 3'lere kadar çalıştık değil mi İlker? Ve yine çok değerli üyelerimizden Evren İçingen. Umarım burada. Evren. Emre Bülbül. Şurayı veririz. Şu şeylerden. Yine Atüter'in yükselen değerlerinden diyelim. Yeni kongremizin sekreterlerinden Abdullah Osman Koçak. Abdullah nerede? Ha, bilmiyorum. Abdullah yavaş. Kendi asistanlarından burada da mecburi hizmete yolladı ve idareciliğiyle ön plana çıktı. 2 hastanenin birden başhekimliğini yaptı. Çok değerli asistanım Alpay Tunca. Hemşerimiz aynı zamanda acil tıp uzmanı Davut Tekyol. Davut. Ve şimdi tabii ki bu sempozyumun olmasında fikriyle öncülük eden, burada Siirt ayağını yöneten ve bize bununla büyük bir onur veren çok değerli sağlık müdürümüz Erol Emre Ömür. Çok değerli tıp fakültesi dekanımız burada mı? Tempoya dayanamadı dün gece. Vefik Arıca hocamız burada mı? Profesör Doktor Vefik Arıca. Onun yerine verelim. Buyurun. Sonra Vefik hocamıza tekrar iletiriz. Kaç kişi aldım? Tamam bitiyor. Evet. Hadi. Hemen bitiriyoruz törenimizi. Buyurun. Vefik Arıca'yı. İsim neydi? Evet. Vefik Hoca'nın yerine çok değerli dekan yardımcımıza vermiştik. Yine çok değerli katılımcı ve konuşmacılarımızdan genç öğretim üyesi Selahattin Karagöz. Selahattin burada mı acaba? Tamam. Evet, çok değerli konuşmacı Siirt Hastanesi'ne görev alıp herhalde epey kişinin gönlünü fethetmiş. Fevzi Bircan Özkan. Fevzi Bircan Özkan. Allah herhalde getiririz. Yine bizim Atüter'in çok değerli öğretim üyelerinden Mustafa Yılmaz. Herhalde gelecektir Mustafa Hoca burada mı? Yine çok değerli Mustafa geliyor. Geçiyoruz. Evet, buyurun. Ve son olarak yine Nihan Karaozan. Nihan Hanım da geliyor.
praniğimiz çok meşhur. Biz bunu dünyanın her tarafına gönderiyoruz. Bu konuşmacılarımıza sadece bunları vermedik tabii. Mümkün olduğunca şöyle göstereyim. İsimlerini de yazarak bunları vermeye çalıştık. Onları mümkün olduğunca kendilerine yetiştirdiklerimize veriyoruz, vereceğiz. Onları dışarıda verdik, burada vermeyelim dedik. Şunu söyleyeyim, en çok alkışlayan ekipsiniz, çok teşekkür ederim. Tezahürat eden bir ekipsiniz. Bizim sempozyumumuza bu şekilde renk kattınız. Şimdi birkaç çekiliş yapalım. Gülbahar Akcan. Burada mı Gülbahar Akcan? Kitap çekilişi yapıyoruz. Ve sevgili öğrenci kardeşlerim. Sempozyumumuzun bu ikinci günün ikinci oturumunda yine birbirinden çok değerli konuşmacıları dinleme imkanına kavuşacağız. Yalnız öncelikle şunu özellikle genç arkadaşlarımızdan, değerli kardeşlerimden istirham ediyorum. Salondaki gürültü konuşmacı arkadaşlardan faydalanma ihtimalinizi azaltmakla kalmıyor. Konuşmacı arkadaşın motivasyonuna da menfi bir tesirde bulunuyor. Özellikle istirham ediyorum. Lütfen daha sessiz olmaya imtina edelim. Teşekkür ediyorum. Çok değerli katılımcılar, ikinci oturumumuzun ilk konuşmacısı, öğrenciliğinden dahi tanıdığım çok sevgili meslektaşım Doktor Alpay Tuncar. Kendisi bizlere zehirlenmelerde girişimsel tedavi yöntemleri isimli sunumunu yapacağız. Buyurun. Evet. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle böyle bir sempozyuma öncülük eden sağlık müdürümüze, dekanlığımıza ve atölyelerimize çok teşekkür sunuyoruz. Bu fırsatı bize tanıdıklarından dolayı. Evet, bugün konumuz arkadaşlar zehirlenmelerde girişimsel tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz biraz. Zehirlenmeler hayatımızın her aşamasında, her anında karşı karşıya gelebileceğimiz bir durumdur. Maalesef ki hepimizin bildiği gibi zehirlenmeler konusunda medyada genellikle intihar ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalındığı gibi durumlarla karşı karşıya kalındığından bahsedilir ama hayatımızın her anında karşılaşacağımız bir durumdur ve küçük müdahalelerle kişilerin hayatta kalmasına ve hatta sizin kendi hayatta kalmanıza neden olabilecek müdahaleleri bilmeniz gerekmektedir. Bundan dolayı konunun üzerine önemini arz etmek istedim sizlere. Evet, arkadaşlar tüm maddeler zehirdir. Tüm maddeler zehirdir. Çok önemli bir cümle bu. İlacı zehirden ayıran dozudur. Ne kadar aldığınıza bağlıdır. Yani bu ne demek oluyor? Tedavi amaçlı kullandığımız ilaçlar dahi eğer dozundan fazla kullandığımız anda zehirlenmelere neden olabilir. Bilinmeyen bir nedenle multisistem etkilenmesine görülen her hastada aksi kanıtlanmadıkça mutlaka zehirlenmeden şüphelenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar zehirlenmelerde tedavi ilacı değil arkadaşlar, zehiri değil. Hastayı tedavi etme yaklaşımı esastır ve buna göre tedavimizi ve planlamamız gerekmektedir. Evet, genel yaklaşımlar hepimizin bildiği gibi destek tedavisi, absorpsiyon yani alınan maddenin kana karışımını ve diğer organlara etkileşimini azaltmak amacıyla kana karışımını engellemeye çalışmaktır. Üçüncü aşama kana karışan veya vücuda nüfuz eden maddelerin vücuttan atılımını sağlamaktır ve alınan zehirlere yönelik spesifik antitot tedavileri uygulamaktır. Destek tedavileri bilindiği üzere ki adı üstünde destek, sadece destek. Herhangi bir şey tedavi etmiyoruz. Hastanın hayatta kalmasını sağlayacak destekleri veriyoruz. Nedir bunlar? Sıvı resitasyonu gibi, solunum desteği, dolaşım desteği ve benzeri gibi durumdan takibini yapmaktır. Absorpsiyon yani alınan maddenin vücuda
girdikten sonra kana karışması ve diğer organlara etkileşimini azaltmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Bunlar nelerdir? Dekontaminasyon dediğimiz bir cümle görüyoruz burada, kelime görüyoruz. Dekontaminasyon yani alınan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamak. Yani örneğin üzerinize zehirli bir madde döküldü, elbisenizle çıkarıp uzaklaştırmak, bu bile bir dekontaminasyondur. Kusturma, eğer ağız yoluyla alınan bir madde ise kusturmada bir yöntemdir ama her vakada kusturma yapılmaz. Bunlardan bahsedeceğiz. Gastrik lavaj halk arasında mide yıkama işlemi ve aktif kömür dediğimiz yıkama işlemine ve benzer işlemlerden sonra yapıldıktan sonra vücuda girmesini engelleyecek, kana karışmasını engelleyecek bir maddedir arkadaşlar. Dekontaminasyon, etken maddenin ortamdan uzaklaştırılması ve özellikle koruyucu ekipman kullanılması. Koruyucu ekipmandan bahsettiğimiz arkadaş eldiven bile bir koruyucu ekipmandır. Çünkü hiç yaşadınız mı bilmiyorum ama ben pratisyenlik hayatımda bir organofosfat dediğimiz bir zehirlenme vakası getirildi bizlere. Getirilen vakayı bir hekim arkadaş 112 vasıtasıyla getirdi. Ve gerekli bütün müdahaleleri yapmış. Bu esnada hasta yolda kusmuş. Doktorun ve sağlık ekibinin tamamı yüzü gözü kusmuk içerisinde. Kendileri de tamamen kirlenmiş durumdaydı. Biz bunları da aldık. Dekontaminasyon işlemini arkadaşlara da uyguladık. Ama hasta kurtuldu. Doktor arkadaş hayatını kaybetti. Yani dekontaminasyon ne demek olduğunu anlıyorsunuz herhalde. Önemli olan noktalardan birisi kendinizi de korumanız gerekiyor arkadaşlar. Kusturma, ağız yoluyla alındıktan sonra maddelerin en basit örneği, uzaklaştırma en kolay yolu nedir? Öncelikle mide dediğimiz küçük bir depo var. Bu depodan dışarıya atmaktır. Bağırsaklara geçtikten sonra, çünkü ne oluyor? Bu maddeler bir müddet sonra kana karışıyor, diğer organlara ilgili hasarlarını gerçekleştirebiliyor. Bundan dolayı kusturma yöntemi en basit yöntemlerinden biridir. Kusturma içinde en sık kullandığımız şurup İpek şurup diye bir şuruptur. Yaşlara göre dozları vardır. Verdikten 15-20 dakika içerisinde kusturma işlemini gerçekleştiriyor. Ama bilmemiz gereken şey şu, bütün hastalar kusturulmalı mıdır? Hayır. Yakıcı maddeler, örneğin bu evde kullanılan temizlik malzemeleri olur, tuz ruhudur, çamaşır suyudur ve benzeri bazı yakıcı maddeler var. Bunların kullanımında kesinlikle kusturma işlemi yapılmaz. Neden? Çünkü yakıcı bir madde. Yakıcı olduğundan sonra kusturursanız bu sefer yemek borusuna tekrar bir tahribata neden olacaksınız, ikinci bir travmaya neden olacaksınız. Bundan dolayı bunlarda kusturma işlemi yapılmaz. Komadaki hastalarda, arkadaşlar zaten bilinci açık olmayan bir hastada kesinlikle kusturma işlemi yapılamaz. Çünkü bilinç dışı bir işlem olduğundan dolayı, bilinç de yerinde olmadığından dolayı bu kusmunu akciğerine kaçırma ve solunum yolu tıkama gibi nedenlerle karşı karşıya kalabilir. Nöbet geçiren hastalarda ve benzeri durumlarda 6 aydan küçük olan çocuklar ve kanama bozukluğu olan hastalarda kesinlikle kusturma işlemi yapılmaz. Mide yıkama, genellikle mide yıkamanın işlemini hepimiz görmüşüzdür. Acil servislerde ve benzerlerde çalışan arkadaşlarımız vardır. Burada en sık yaşanan sıkıntı burundan bir hortum takılarak yıkandığını görüyor ama son kılavuzlarda önerilen şey orogastrik dediğimiz ağızdan takılan daha kalın lümenli bir boruyla mide yıkama işlemesini gerçekleştirmesi öneriliyor. Neden? Çünkü burundan gönderdiğiniz borunun çapı daha küçük, ağızdan gönderilen borunun çapı daha büyük olduğundan dolayı daha büyük partiküllü maddelerin dışarı atılımını daha kolay sağlar. Genellikle çeşme suyu veya bildiğimiz SF diye adlandırdığımız sodyum klorür serumlarla yıkama işlemleri gerçekleştirilir. Ne zamana kadar? Partikülsüz berrak sıvı gelinceye kadar sıvı verilir, çekilir, verilir, çekilir. Bu şekilde devam edilir. Mide yıkamanın yapılmaması gereken durumlar da var. Kostik alım, yani yakıcı maddelerin alımında, biraz önce bahsettiğim alımında kesinlikle yapılması uygun değildir. Neden? Çünkü bu yakıcı maddeyi aldığımız andan itibaren, ağız yolundan itibaren mideye kadar olan kısımları zaten yakma işlemi gerçekleşmiştir. Ve ne kadar bir tahribata neden olduğunu bilmiyoruz. Bu işlem esnasında bu tahribat olan dokulardan zarar verip istemediğimiz noktalara bu gönderdiğimiz kanüller, yani borucuklar ulaşabilir. Örneğin akciğer boşluğuna girebilir, yemek borusunu yırtabilir ve daha kötü travmalarla karşı karşıya kalabiliriz.